Merhaba, Bioinfocongress platformunun kuruluşunun 2. yıl dönümünde düzenlediğimiz Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Tam 2 yıl önce bilim paylaşımı amacıyla faaliyetlerimize başladık ve 3 gün boyunca hem bilgi paylaşımı hem de 2. yılımızın kutlaması amacıyla bir kongre düzenlemekteyiz. Bioinfocongress platformuna bu 2 yıl içerisinde katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizleri destekleyen tüm bilim severlere çok teşekkür ederiz. Bilim paylaşımı adına çıktığımız bu yolda çok sayıda bilimsel paylaşım ve etkinlikler gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim paylaşımının ötesinde bilim yapma hedeflerimiz de bulunmakta. Bunları başarabildiğimiz günleri görmeyi diliyoruz. Nice yıllara Bioinfocongress diyorum. 18-19 Mart tarihlerine 3 eğitim ve 9 konuşmadan oluşan oturumlarımızı tamamladık. Katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Bugün ise değerli bilim insanlarının katılımı ile 8 konuşma gerçekleştirilecektir. 3 gün boyunca gerçekleştirmekte olduğumuz organizasyonda toplamda 20 konuşmadan 10 konuşmaya katılan katılımcılarımıza İngilizce katılım belgesi gönderilecektir. Ayrıca katılımcılarımız vereceğimiz değerli armağanları da kazanma şansına sahip olacaktır. Birçok kitap armağanımız var, diğer ödüllerimiz var, armağanlarımız var ve bizim de hazırladığımız bir DNA figürümüz var 4 sarmallı. Bir protein yapısı da 3 boyutlu protein yapısı da çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sponsorluk olarak da Bilim Lab bize destek oldu. Bir 3 boyutlu yazıcı bize sağladı. Biz de bu yazıcıdan biyolojik moleküller çıkartarak daha sonrası için de takipçilerimize, bilimseverlere ücretsiz bir şekilde armağan vereceğiz. Yoklama formları konuşmacılarımızın her konuşmasının sonunda soru ve cevap bölümünün herhangi bir diliminde sitemizde yayınlanacaktır ve form yanıtları 5 dakika boyunca açık kalacaktır. Buradaki katılımcılarımızdan ricam lütfen YouTube chatine sadece hocalarımıza yorumlar veya sorularınızı iletin. Discord ve Telegram adreslerimizde arkadaşlarımız sizinle yoklama ve diğer birçok konuda yardımcı olmaya çalışacaklardır. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. İyi bir organizasyon olmasını ve iyi bir gün olmasını diliyorum. Günün ilk konuşmasını gerçekleştirmek üzere saat 11.45'te Sayın Doktor Derviş Salih hocamız konuşmasını gerçekleştirmek üzere aramızda olacaktır. Hepimiz için tekrardan iyi bir organizasyon olmasını diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İyi günler.
Bioinfocongress II. Doktor Derviş Salih. Alzheimer hastalığı, COVID-19 ve uzun ömürlülük ile ilişkili doğuştan gelen bağışıklık sisteminde ortak genetik varyasyon. Doktor Derviş Salih, lisans eğitimini King's College, Londra Üniversitesi Moleküler Genetik alanında, doktora eğitimini Cambridge Babraham Enstitüsü ve Wolfson Koleji Moleküler Endokrinoloji ve Fizyoloji alanında tamamlamış ve yine aynı alanda Babraham Enstitüsü'nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmüştür. Sonrasında Stanford Üniversitesi Genetik bölümünde doktora sonrası öğretim üyesi olarak moleküler sinir bilim ve yaşlanma konularında çalışmalarına devam etmiştir. Ardından bir süre Londra College Üniversitesi Sinir Bilim bölümünde fizyoloji ve farmakoloji alanında araştırma üyesi olarak görev yapan Doktor Salih, şu an Birleşik Krallık Alzheimer Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak Alzheimer hastalığında yaşlanma ve COVID-19 arasında moleküler bağlantıları anlamakla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bioinfocongress II. Dr. Derviş Salih. Common genetic variation in the innate immune system associated with Alzheimer's disease, COVID-19 and longevity.
Dr. Darby Salih achieved a bachelor's degree in molecular genetics at King's College, University of London, UK. His PhD is in molecular endocrinology and physiology from the Abraham Institute and Wolfson College, University of Cambridge. He then performed research as a postdoctoral fellow in the fields of molecular neuroscience and aging at the Department of Genetics at Stanford University. After a while, he continued his studies as a research associate in molecular neuroscience and electrophysiology at the Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology at University College London, UK. Dr. Salih is now a senior research associate at UK Dementia Research Institute at University College London, where he continues to investigate the molecular links between Alzheimer's disease, aging, and COVID-19. Dear Dr. Salih and our valued participants, welcome all of you to our Bioinfocongress II event. Our esteemed teacher will give us a talk today on common genetic variation in the innate immune system associated with Alzheimer's disease, COVID-19, and longevity. At the end of the presentation, we will have a question-answer section prepared by our team and consisting of questions from our participants. Dear Dr. Salih, welcome back. Thank you. Thanks very much for this kind opportunity. You'll tell me if you can't hear me or if the slides are not behaving themselves. I'd appreciate that. Thank you very much. Yes. If you wish, you can start your presentation now. Okay, great. So I also want to say it's a really fantastic program that you've put together over these last few days. So it's been some brilliant science and some brilliant scientists speaking. So thank you very much again for the kind invitation. I'll just put my laser pointer on and get started.
So I'm a senior research associate at University College London, working at the UK Dementia Research Institute. Today, I'm going to talk about common genetic variation in the human population. This is in contrast to rare variants that are also studied quite a lot for disease. And we use common genetic variation to gain new insights into processes such as Alzheimer's disease, COVID-19, and human lifespan longevity. So I'm particularly interested in the mechanisms, the molecular mechanisms that link a series of dementias, neurodegeneration, mainly Alzheimer's disease, with lifespan control or longevity. And as you'll hear from the rest of my slide, our studies have led us to study microglia, which are the innate immune cells of the brain. So microglia help to support the neurons. They provide them with factors to promote their activity, and also they help to clear any debris or damage that results from injury. And so we've been studying how these innate immune cells, microglia, interact with neuron, and we believe that's key to both Alzheimer's and aging. And for our studies, we use data and we perform experiments with a variety of models, so mouse models of disease, primary cells that are isolated and cultured from mouse models, and also more recently, human stem cells that are differentiated to microglia. And together, this work allows us to build gene co-expression networks, so basically looking at changes in gene activity, and we hope in the future that will allow us to predict disease better and also identify new targets for drug discovery. And the overall aim of my group is to be able to boost the beneficial effects of these immune cells, of these microglia, in neurodegenerative processes. So I'm going to say a basic introduction now about Alzheimer's disease. Alzheimer's today affects more than 50 million people worldwide. So it's quite common, and we still have no drugs to slow down development of this disease. Once you're diagnosed with Alzheimer's, you're probably going to die with Alzheimer's. Alzheimer's has three characteristic features. It has extracellular amyloid plaques, intracellular tau tangles, and the third feature is neuroinflammation, and I'll talk about that in the coming slides. This is the amyloid cascade that was initially proposed more than 30 years ago now by John Hardy and his colleagues to try and explain how the different features of Alzheimer's might fit together into a timeline. And this is the model that they proposed, that familial mutations, so these are rare mutations that occur in families, in genes such as the amyloid precursor protein gene or presenilin 1 or 2, can result in elevated levels of A beta. So this is Alzheimer's that passes in families, and this is early onset Alzheimer's. Most of Alzheimer's is sporadic and it's late onset. It starts to develop in when people reach their 70s or 80s, and that's probably due in part to environmental factors, things like concussion, stroke, maybe diet, levels of exercise. And these genetic and environmental factors gradually lead to elevations of amyloid beta in the brain. The amyloid beta forms deposits over time. And then over a longer time period still, this leads to changes in a protein called tau. And these changes include hyperphosphorylation and then conformational changes. And this, again, later on leads to tau tangles within neurons. And it's these tau tangles that actually cause the death of neurons, that cause the neurodegeneration. So aging also plays a role in this process. The older you are, the more likely you are to reach the end stages of neurodegeneration. But we don't understand the mechanisms that link aging with Alzheimer's and neurodegeneration. The other thing to say here is that this is an extremely slow process, and it probably takes something in the order of 20, 30, 40 years to go from elevated A beta to being diagnosed with Alzheimer's, which would happen when approximately 20% of the neurons
in a brain structure called the hippocampus have died. So the hippocampus controls learning and memory. And when a certain number of neurons in that structure dies, then people start to show memory problems. And then that's when Alzheimer's is diagnosed. But it's an extremely slow disease that is going on inside people for 20, 30 years before it's actually diagnosed. So that's part of the reason why we can't treat it, because most of the time it's diagnosed quite late in the disease. So most of the disease is diagnosed at this point. So this was the state of play and what we believe to be true about Alzheimer's for a long time. But then over the last, and this is a very biased model towards neurons, it's very neuron-centric. A beta is produced by neurons, tau is within neurons. It's all about the neurons, it's the neurons that are dying. And then around 10 years ago, sequencing technology improved, sequencing of DNA, and this led to genome-wide association studies. And genome-wide association studies work by looking at differences in DNA sequence between one large population of people with Alzheimer's and a matched population of controls without Alzheimer's disease. And by comparing the DNA sequences, we can get insights into what changes in the DNA sequence increase risk for Alzheimer's. And these were first applied to Alzheimer's around 10 years ago now. And the initial paper in this area identified TREM2 as showing DNA variation associated with risk for Alzheimer's disease. So TREM2 is expressed by the immune cells of the brain, by microglia. So initially it was a surprise, and many people didn't believe this, but then over the years, so you can see 2017 and another paper in 2017, more risk genes were identified in addition to confirming TREM2. A Swedish group also identified TREM2 variants as well, Johnson, in 2013, but the other genes that began to be identified as well, PLCG2, ABI3, and the transcription factor PU1, SPI1, also are expressed by the innate immune system, and this was a surprise. And then over the years, around 50 to 70 genes have been identified using GWAS that contribute towards risk for Alzheimer's, and these are mainly expressed by the innate immune system. So despite these findings around 10 years ago, we still don't entirely understand how these immune cells, how microglia contribute to dementia. A number of groups now have been studying how these risk genes for Alzheimer's affect the function of microglia. So these brain sections from mouse models of Alzheimer's disease that contain the familial mutations in APP and presenilin-1. And these mice develop amyloid plaques like in humans. So these are marked in blue. And the green cells here are the microglia. They're their immune cells. And you can see that these immune cells cluster around the amyloid beta pathology. When some of the risk genes associated with Alzheimer's are mutated, so here we're looking at a TREM2 knockout, or here knocking in mutations into TREM2, we see that the immune cells can no longer migrate to the border of the plaque and surround it. And so it seems like part of the role of microglia in Alzheimer's disease is to surround the plaque. And the hypothesis would be either to contain the damage. But there are also studies that show that these microglia can also make the pathology worse by spreading the amyloid beta. Another intense area of study is the phagocytosis by microglia. Microglia have the ability to engulf this material, and it's been proposed that microglia may be engulfing the amyloid beta, trying to remove this damage from the brain. Other groups, such as Soyeon Hon, also at UCL, have shown that microglia can phagocytose synapses, and if this happens too aggressively, then you're losing too many synapses from the brain, and that may also make the dementia worse. Also, other groups have shown that microglia can actually modify the structure of the amyloid beta plaque. So here the plaques, we can see they're quite dense, they're quite compact, and that might be a way by which the microglia are limiting the damage to a small area.
In other studies where you mutate the risk genes associated with Alzheimer's, you get more diffuse plaques where the amyloid beta spreads in a more random fashion. It almost looks like a star shape, and that may cause more damage to synapses and neurons. And so really, there's still a lot that we need to understand about how these immune cells contribute to dementia. The other interesting point is at what stage of this amyloid cascade are these innate immune cells functioning? And so you can see that this is a multi-step process that takes place over several decades. And I believe it would be useful to know at what stage these risk genes for Alzheimer's are involved, what stages they're regulating. And the obvious places to put them would be in response to amyloid beta or in response to tau tangle, so regulating this red stage or this blue stage. And so that was one of the first studies that we performed in this area to gain better insights into what genetics was telling us about Alzheimer's disease and the innate immune system. And so the hypothesis going into these experiments was that genetic variability in the human population in response to cellular damage influences risk of disease and also lifespan. And in the context of this work and this talk, when we talk about cellular damage, we're talking about damage resulting from amyloid beta or damage that occurs with aging. And as we were performing these experiments, the types of questions we were thinking about were, can we understand what links together these risk genes that have been identified like TREM2 and SPI1? If we can understand these links and mechanisms better, can we use that to predict new risk genes for Alzheimer's and also for lifespan? These GWAS data, they've been going on for around 10 years now. The modern GWAS have hundreds of thousands of people's worth of data in there. So they're very expensive studies and they take a long time. Can we make better use of this GWAS data? Can we get new insights? And then with these insights, can we make new progress into understanding mechanisms involved in Alzheimer's and aging? So these are the things that we're thinking about. And the general approach that I use for my work is to integrate different data sets together to get new information. So we use data from genome-wide association studies, GWAS, as I've mentioned before, at the population level. And we filter this data with transcriptional changes that are associated with disease and lifespan in human tissue and also in mouse models. And together, this gives us new insights that will in the future allow us to predict disease risk better, but also provides new ideas for drugs where we can intervene in this process to slow this process down. And so today, using this approach and this background, I'm going to tell you three brief stories. The first of this is identifying new genes associated with Alzheimer's disease. Then I'm going to talk about genetic risk of critical illness with COVID-19. And then finally, I'm going to talk about genetic variation associated with lifespan, with longevity, in genes that are expressed by the brain cells. And so a big part of our studies is making better use of these rich genome-wide association data sets. This is a Manhattan plot here. Each of the spots here is a change or a difference in the DNA sequence. And so you can see all of the chromosomes are represented here on the x-axis. And the variants that we're still looking at, that most people are still looking at, are single nucleotide polymorphisms, SNPs. And on the y-axis here, we have a p-value for the significance of association of these DNA changes with whatever process you're interested in. Here we're looking at Alzheimer's disease. So each one of these SNPs, the height on the y-axis, is telling us about association of that SNP with Alzheimer's disease. So given that so many SNPs are sampled across the genome, for a SNP to be significant at the genome-wide level, its p-value needs to be less than 10 to the minus 8, so it needs to be above this dotted line. And you can see that there are a few SNPs here which are significant genome-wide, and they represent the genes that I've already presented, such as ApoE and TREM2.
You can see that there's also a number of SNPs that are within these two dotted lines. This lower dotted line is 10 to the -2. This is the type of nominal p-value that a biologist would use in a hypothesis-driven experiment at the bench, so in the wet lab. And you can see that a number of SNPs here, while they're not significant at the genome-wide level, they still may give us new insights into disease. The other thing to say here is that these GWAS studies, they still have limitations, and these are manifold. Two of the most obvious limitations are that SNPs may be in different positions in different people, and also these SNPs might be different in different populations, so Europeans versus Asians versus Africans. And most GWAS studies are still performed on European populations. And so if these SNPs are different in different individuals, then these p-values kind of drop, and it brings them into this sub-threshold range that we're looking at. And the other obvious limitation is that some of these DNA changes, they're not just involved in Alzheimer's, they're involved in other processes, other diseases such as diabetes, maybe multiple sclerosis. And so if a gene is involved, if a SNP is involved in multiple processes, its effects are going to get diluted in these experiments, and it's going to drop below this top dotted line. And so basically, I'm interested in these sub-threshold hits. We want to try and mine that data to get new insights. And so the hypothesis here becomes that it's not these few SNPs above the dotted lines that control your risk for Alzheimer's. In fact, it's a combination of all of these SNPs with small effect sizes that contribute towards dementia. And so that's what we're studying here. So one way to make better use of this GWAS data is to summarize or combine together the statistics for several SNPs across each gene. So here we're zooming into the Manhattan plot. This is an example of one gene that we've been studying, OAS1, oligoadenylate synthetase. I'll say more about that gene later on, but here I'm just illustrating the principle. Here we're looking at the first exon of the gene to the last exon. And you can see from the beginning to the end of the gene, there are multiple SNPs that we can survey for that gene. And here again, we have the nominal p-value line plotted as a dot here, as a dotted line. And what we're doing is we're summarizing the statistical information for all of these SNPs. And for this particular gene, you can see that a number of the SNPs are above the nominal p-value of significance. So this way, we collapse the statistical information for all of the SNPs into one p-value for each gene in the genome. And that's what we're using in the studies. So now I'm going to say how we use this information to get new genetic ideas into what's controlling risk for Alzheimer's disease. And so to combine the GWAS data with the transcriptional filter, we need to assess transcriptional changes with Alzheimer's disease. And for this, we used a series of transgenic models for Alzheimer's disease. So these mice have either amyloid beta pathology. So these are the star shapes you can see here in green. These are all brain sections from mice with amyloid pathology at varying rates. And in the top panels here, mouse models which have tau pathology. So here you can see the green signal is representing hyperphosphorylated tau, and this occurs within neurons. So we're using transgenic mice from 5 lines, and these carry the familial mutations that are found in early onset Alzheimer's disease. So mutations such as M146V in presenilin-1, mutations, familial mutations in APP, and then mice which have 1 copy of each gene, or homozygous 2 copies of each gene, 2 copies of the mutations in APP and presenilin-1. And you can see that there's a gene dosage effect here. So if you have more of these Alzheimer's inducing genes, then you get pathology much sooner and it's more extensive. Along the x-axis here, we've got the age of the animal, so going from 2 months of age to 18 months of age. So these most extreme line of the transgenic animals begin to develop pathology around 4 months of age. And these tau transgenic animals start to show pathology from 8 months onwards, or actually before 8 months. It's quite established at 8 months already.
So these levels of pathology, the amyloid pathology and the tau pathology, we can quantify in brain sections, and then we can compare that to gene expression changes, gene activity changes by RNA sequencing. And I also want to say that all of our RNA sequencing data is available on this website, mouseyak.org. So later on, you can go in and look for your favorite genes to see how they're different, how their activity levels are different in the different mouse models. Here we're looking at one of our favorite genes, TREM2. And the black line here are controlled mice. They're wild-type mice, black 6 animals. From 2 to 18 months of age, the gene activity levels of TREM2, it doesn't change very much. These red lines here are representing the 2 Alzheimer's mouse models with the more extreme pathology. And you can see that TREM2 activity levels increase from around 4 months of age onwards. And so this correlates to the changes in pathology, to the amyloid pathology in these mice. And so RNA sequencing, it gives us a lot of information. We can detect reliable expression for around 18,000 genes in the mouse brain. And that's a lot of data to process and to understand. And to make better use of that data also, we use a lot of bioinformatics approaches. And what's been really useful for us is an approach called gene co-expression network analysis, or WGCNA. Some of you might be familiar with this already. What this does is it actually goes through all of the gene expression patterns that we can detect, and it finds genes which have a similar expression pattern. So this is the expression pattern that we were looking at for TREM2 in the slide before. These are other risk genes for Alzheimer's, ABI3, MS4A6D. These also have similar expression patterns, you can see. And this also correlates very tightly with the levels of amyloid pathology in these mice. So using this bioinformatic tool, we pull out all of the genes which have this expression pattern. And altogether, there's around 1,500 genes which have this expression profile. This shows these genes together, their expression, have a very tight correlation with the amyloid pathology. It's 0.94. You can see that the p-value is really low, e to the minus 41. And so basically, there's a very close link between the activity of these genes in this network with the amyloid pathology. And here we're looking at the top 150 genes of the 1,500. And each circle here is a gene. And if there's a green line between 2 genes, it means that their correlation between their expression levels is above a certain threshold, their correlation or their connectivity. And the genes in the center here are what we call hub genes. They have the highest correlations to the rest of the network. You can see here that TREM2, I've marked it with this red circle, this red oval. It's sitting in the center of this network, and these hub genes are thought to be driving the response to amyloid pathology. So most of these genes are actually expressed by the microglia, by these immune cells, and how they respond to amyloid. So we're getting all of these clues coming together now, and we find that this network of genes is actually statistically enriched for risk genes associated with Alzheimer's disease from the GWAS. And everything that's marked with the red oval here is a known risk gene for Alzheimer's. So ABI3 we've seen already, SPI1, MS4A6D, CD33, they're all known risk genes for Alzheimer's. And what we're doing now is that in the human genome, there's around 40,000 genes with RNA-seq. We can measure 18,000 genes. We're reducing down the number of genes that we're interested in to 1,500 genes. And by lowering the number of genes we're looking at, the sub-threshold genes that we were looking at in the Manhattan plot now become significant because we're doing a more focused statistical analysis. And that gives us new risk genes for Alzheimer's, and these are marked with the blue rectangles here. So these genes now become significant when we reduce the sample, the number of genes that we're looking at. And these new risk genes that we've identified are ITSGAM, also known as CD11B. This is a marker for microglial cells. We identify this lysosomal protein, LAPTM5. Here, LALRA5 is a leukocyte receptor.
And this gene here that you've heard about already, OAS1, is actually an antiviral gene. And you can see its expression levels, its activity patterns are very similar to TREM2 and the pathology. So this was work that we published at the end of 2019. And basically we have around 15 more risk genes that we identified, and those are listed here. I'm not going to go through all of them, but you can have a quick look. And if any of them seem familiar to you, we can talk about those afterwards. Okay. So basically now we're coming to the model where it's not a limited number of genes like TREM2 and ApoE that are controlling risk for Alzheimer's disease. It's actually a combination of lots of genes working together. Some people have good mutations in these genes, some people have bad mutations, and together those genes work together to control the risk for Alzheimer's disease. And other studies that I don't have time to show today, we've shown basically that the risk genes associated with Alzheimer's from the GWAS are regulating this red step here. They're responding to amyloid beta, and they're controlling how amyloid beta converts to tau pathology. When we do a similar analysis in the tau transgenic animals, the risk genes that we identify, the gene network that we identify associated with tau is not enriched for risk genes associated with Alzheimer's. And so the gene expression changes in microglia are less likely to be regulating this step here. And so that gives us new insights into how these innate immune cells are contributing to Alzheimer's disease by responding more specifically to amyloid beta pathology. And so we also approach the model whereby combining together all of these variants is telling us that if you have a bad collection of mutations to your microglial genes, then you're going to move down this amyloid cascade really quickly and start developing neurodegeneration in your 70s or 80s. If you have a good collection of SNPs, then you're going to move down this amyloid cascade more slowly. And even at the age of 90, 100, then you might have some amyloid beta in your brain or even some tau tangles, but you're not going to have cell death, you're not going to have neuronal death, and you're not going to show the cognitive problems associated with Alzheimer's disease. So that's the type of model that our data is supporting. So now I'm going to switch gears slightly and talk about genetic risk associated with COVID-19. And it's a good question to understand what the links are between Alzheimer's and COVID-19. We know that COVID-19 seems to affect older people more severely. So obviously, COVID has been really bad for the world. And it's changed our lives, and it will change our lives in the future as well. But science has really given us a silver lining. Science has moved really quickly. And last year, a genome-wide association study came out for severe COVID-19. So these are people that have a really bad response to the COVID-19. They need to go into hospital and they need to go into critical care. So they need manual automatic ventilation to help them cope with the COVID and to enable them to breathe. And this group in Edinburgh, they identified these 10 genes which increase risk for severe COVID-19. So these genes are all expressed by the interferon responsive pathway. And we were surprised when we saw this data because 3 of the genes that I've marked in red here were present in our amyloid responsive network in the transgenic mice that were responding to amyloid pathology, again expressed by the innate immune cells. And OAS1 was one of those genes. And so we became really interested in understanding how variants, DNA changes in OAS1 were altering risk for both Alzheimer's and COVID-19. And what we did was we mapped the position of these DNA variants. So these are the SNPs here. SNPs are given these numbers following RS. And the 2 red SNPs here are the SNPs that we found to be associated with Alzheimer's in our study that I've just discussed. And the blue SNPs here were those found by the Edinburgh group to be associated with critical illness for COVID-19.
And you can see basically that these SNPs are overlapping with one another, and they're marking the genomic location between the OAS1 gene and the OAS3 gene and the region in between. And with further analyses within our collaborators, Kevin Morgan and Mariam Shoa, we see that these variants are significantly linked. And so people that inherit a bad copy of this genetic variation are likely to be inheriting bad copies of these other SNPs as well, because they're so close together in the genome, they're inherited together. And what we think these variants are doing are actually reducing the expression levels of OAS1. So they're making the OAS1 less active. And so that means these SNPs are acting as what's called an expression QTL, quantitative trait locus. So expression quantitative trait locus. If we look at other data sets, such as the 1,000 genomes data set, this is mainly looking at the European population. We see that having this particular combination of DNA sequence at these 4 SNPs, so these are the 4 genomic loci, ATTA, having that particular combination would increase risk for both Alzheimer's and COVID-19. And you can see the frequency of this particular combination of DNA sequence is actually quite high in the European population. It's extremely common. 56% of people have this particular combination of variants, which may form a haplotype. And so this might explain why so many people respond strongly to the SARS virus for COVID-19, and also why Alzheimer's is quite common in the population. So about a third of people at the age of 85 years of age have Alzheimer's disease. So that's also quite common. This particular combination of DNA sequences, G, CCG, is actually the protective version of these. And that's present in about 35% of the population. So you can see that it actually is affecting quite a lot of people here. So OAS1, what is it doing? It's an antiviral enzyme traditionally. It's called oligoadenylate synthetase. What it was known to do was to respond to double-stranded RNA within viruses. It binds to the OAS1. It causes conformational changes within OAS1 to make it active. The OAS1 then produces oligoadenylate, which activates these intracellular ribonucleases. Ribonucleases, what they do is they act like molecular scissors to chop up the RNA and to make the viral RNA inactive. And so what OAS1 and ribonuclease are doing is that they're protecting the cell from viral RNA. And this process of recognizing and cleaving the RNA produces more interferons, and then this causes a feed-forward loop where you get further interferon signaling through interferon receptors, activating the JAK-STAT pathway to cause further activity increases in OAS1 and other interferon-responsive genes. So this process is very well understood for the innate immune system and how it deals with viruses. However, the question is, how is this related to Alzheimer's disease? And we still can't understand that. We still don't understand that question very well. But the hypotheses that have been proposed that this system is responding to nucleic acids, to RNA, and also maybe certain structures of DNA that are produced when neurons are dying. They may release their nucleic acids. Mitochondria also have DNA. If cells are distressed, if they're under stress, then they may also release their mitochondrial RNA and DNA to activate this process. Also, amyloid beta, it acts as a very rigid and strong net to trap nucleic acids. And it's possible that this pathway is also responding to the nucleic acids that get trapped within amyloid beta plaques. So these are the types of ideas that we're thinking about in our experiments. And also what's missing is an understanding of the genetic network that controls risk for both Alzheimer's and COVID-19.
And so to get more insights into that, we performed these gene activity studies again, these pathway analyses. And we identified this genetic network. This time we're using single cell RNA-seq, so isolating microglia from mouse models of Alzheimer's disease, this time an APP knock-in mouse with a control mouse, a wild-type mouse. And this gives us this genetic network, which contains OAS1. So OAS1A is the mouse version of the human gene, which is OAS1. And this particular network is expressed by interferon-responsive microglia. And this is illustrated by this trajectory plot here, or pathway plot. Each one of these dots here is a single microglial cell, and where the dot is for each cell is summarized by the expression of all of the genes within the cell. And this is put onto a two-dimensional plane according to the Y and the X axis. And so this way, the different types of microglia within the brains of these animals separate into different subpopulations. So here on the left, we have a homeostatic or a resting population of immune cells. On the right here, we have amyloid responsive microglia. And at the top here, we have interferon responsive microglia. So this key here shows that this combination of genes is expressed most in the yellow and orange cells, which are the interferon responsive microglia. These collection of genes are increased in expression in old animals, 16 to 18 months of age, compared to young mice, 6 to 18 months, 6 to 8 weeks of age. In a separate analysis of data from a different mouse model of Alzheimer's disease, this collection of genes again shows increased activity in mice with amyloid compared to control or wild-type animals that don't have amyloid pathology. So these genes within these interferon-responsive microglia are responding to age and to amyloid pathology. So this is mouse data. We can do the same with human data. So now we're looking at single-cell RNA sequencing in immune microglia, immune cell microglia, isolated this time from people's brains. So this is pathology tissue from people with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. So this is before they have the later severe stages of Alzheimer's disease. And when we do the network analysis here, you can see we derive a network which is very similar to the mouse network I showed before. It has OAS1 and many other interferon responsive genes. This is again expressed by the interferon responsive microglia. And here on the right, we're looking at how the expression of these genes, how the activity of these genes changes with age in the human population. And you can see that these genes are also responding to aging because their activity increases with age towards the end of life. So this is microglia from people with Alzheimer's disease. We can also do the same with pathology tissue from people with severe COVID-19. So this time we're using single-cell RNA sequencing from lung macrophages. So these cells are the lung equivalent of the brain immune cells. And looking at these macrophages from people with severe COVID-19 compared to people that have a healthy response to COVID-19, so they don't get a very strong version of the disease, they can recover at home, versus healthy individuals, we derive this network, which although it contains more genes, it actually has a very similar structure. Again, it has OAS1, which is quite close to the hub. It has this ISG15 gene in there again, and IFIT-M3. And we find that this particular combination of genes expressed by these lung macrophages show increased activity in people with a strong response to COVID compared to people with a mild response versus healthy controls. So this particular combination of genes is controlling how these lung macrophages respond to the COVID-19 virus.
And so actually it's quite surprising that the genetic networks that we identified, this is the same data again. This is the gene expression network from the microglia in the Alzheimer's brains. And this is the network from the lung macrophages in severe COVID-19. And we can see that the genes present in these networks show a significant overlap. So e to the minus 21, both contain OAS1, both have ISG15 driving the response of these cells. And so what this is telling us is that these innate immune cells, whether they're in the brain or the lung, they're responding similarly to the amyloid pathology and to the SARS virus for COVID-19. So we believe that there's a lot of data and information here that we still need to understand better. For example, are there good targets in these networks to allow us to develop new drugs to try and slow down the processes in Alzheimer's or to give a milder response in COVID-19? Also, a number of these genes here, such as ISG15 and some of the CCL molecules within these networks, they're actually secreted outside of the cell. So if we measure the levels of those proteins in the blood, in the serum, or in the cerebrospinal fluid in the brain, then can we use that to predict why some people have strong versions of these diseases and why other people have milder versions? So basically, can we track the progression of disease better by identifying some markers within these networks? So those are all experiments that we're thinking about. We wanted to understand more at the cellular and molecular level what this antiviral OAS1 gene was doing. And for that, we cultured human stem cells that were differentiated to microglia in collaboration with Jennifer Pocock's lab at UCL. And we manipulated OAS1 activity levels to try and mimic what the genetic data was telling us. The genetic data, to remind you, it was telling us that OAS1 levels were decreased. There was reduced production of OAS1 mRNA. And so we modeled that using RNAi interference. And this plot here shows basically that with the OAS1 knockdown siRNA, we can reliably reduce the expression levels of OAS1. So the y-axis here is the expression level of OAS1, and we get significant knockdown of OAS1 under basal conditions, and also in response to interferon gamma stimulation, which is an important component of the response to the SARS virus and COVID. And so we can knock down the activity of OAS1 in these cells. These stem cell-derived microglia, generally with reduced OAS1 activity, they behave quite normally. Their levels of homeostatic genes are normal. Their levels of phagocytic genes are normal. Where we do see a difference is in the production of pro-inflammatory cytokines, such as TNF-alpha. We find that in response to interferon gamma, reducing OAS1 expression levels gives an exaggerated production of these pro-inflammatory cytokines, such as TNF-alpha. So this is at the mRNA level. We get an exaggerated production of mRNA for TNF. And also at the protein level, this is an ELISA now, measuring TNF-alpha levels in the media, so secretion of TNF-alpha into the media. This is also increased when OAS1 levels are knocked down with the RNAi interference in response to interferon gamma. And so the model that this data is suggesting is that OAS1, in addition to controlling antiviral activity via the interferon response, it's also suppressing, under normal conditions in people with healthy variants of OAS1, it's suppressing the pro-inflammatory response. Pro-inflammation is bad because if it's chronic, if it's continued for a long time, it can begin to damage and kill neurons in the brain. And also in COVID, other clinical labs have shown that pro-inflammatory, over-exaggerated pro-inflammatory stimulation, so what people are calling a cytokine storm, is actually damaging the lung tissue and leading to severe COVID. And so if you have bad mutations in OAS1,
this brake is released and you get more pro-inflammatory signals, which lead to dementia via genes like TNF-alpha, or also would lead to severe COVID in lung tissue. We also know that pro-inflammatory stimuli also are suppressing protective signals such as TREM2. And so OAS1 may be controlling multiple pathways towards dementia. And this work was published towards the end of last year in the journal Brain. So there's more information here if you're interested. And so in the final part of my talk, I'm going to talk about genetic variation associated with lifespan, with human longevity in genes that are expressed by the brain. And so this is an ongoing study that's not complete yet, but I'll describe our process so far. What we're doing is basically the same approach using these genome-wide association studies. This time we're using data from these two papers from Deline and colleagues and Tez. And here they're looking at genetic variation associated with 3 different measures of human lifespan. So the first group of data they're looking at is longevity, genetic variation associated with somebody surviving to the 90th percentile of life or the 99th percentile of life compared to the 60th percentile. So the 60th percentile is what they're considering to be a control lifespan, and basically looking at what genetic variation is driving the difference between living a long time versus living to something that's close to average, the 60th percentile. Another measure they're looking at in these papers is parental lifespan. So in families, if you have a relative, a parent, which lives a long time to the age of 90 or 100, then you are also more likely to live longer. And so they're looking at genetic variation between families, between parents and their children, to see if they can understand what genetic variation is associated with lifespan. And the third and final measure that they're looking at is health span. So people surviving to a long age without obvious signs of disease. So people that don't get the normal age-dependent diseases such as diabetes, Alzheimer's, cardiovascular disease. So what genetic differences, what genetic variation, what SNPs are driving health span. And so we reanalyzed all of this data, again, using that approach to summarize the p-value for all of the SNPs, for all of the single nucleotide polymorphisms within the boundaries, the beginning and ends of genes, to give us gene level p-values. So that's what's shown here. And this was the approach developed by my collaborator, Valentina Escott-Price, also at the UK Dementia Research Institute at Cardiff University. And what we're looking at here are the p-values for these genes. So these are the gene level p-values that contribute to survival to the 90th percentile of life versus the 60th percentile of life. So to put this into perspective, a male living to 89 years of age is the 90th percentile of life, and a male living to 75 years of age is the 60th percentile of life. So the 14-year gap here is contributed to by variation in these genes. And depending on if you're an optimistic or a pessimistic person, it's probably not a surprise that ApoE is the top hit here, e to the minus 35 p-value. And a number of other genes, if we look down this list, we find that they're expressed by the innate immune system, by microglia and related cells. And so we began to get really interested in this data and understanding what this data was telling us. If we keep working down this list, you can find that some genes here are also relevant to Alzheimer's disease. So this is APP, the amyloid precursor protein gene, which also has variation associated with lifespan. And I should say that the genetic variation that's identified in this study are not the rare mutations that you find in Alzheimer's that give early onset Alzheimer's. These are common variants in APP that are somehow contributing towards lifespan.
And so these p-values are more modest. They're e⁻⁵, and these e⁻⁵ genes are basically those sub-threshold genes that we want to mine better. And you'll guess exactly what we've done. We've used the same approach here. We've used this network analysis approach, this WGCNA, to look for changes in gene activity. So here, what I'm representing is changes in gene activity in control wild-type animals, black 6 animals, from 2 to 18 months of age. Here, it's the same data, but this time just the controls. And you can see that the activity of these genes increases between 2 to 18 months of age. So here we have the lysosomal protein again, LAPTN5, and then other genes which show a similar expression pattern. And again, that helps us derive these co-expression networks. These are the networks that are expressed by mouse microglia in the brain. And this genetic network on the top here is from human microglia, so from human brains. Both of these networks are from mice or people without Alzheimer's pathology. So these are what are considered healthy organisms that are aging into life. And yet we pull out these microglial networks, which look very similar between human and mouse. And also they're very similar in aging and also in the Alzheimer's networks that I showed earlier. So a number of the genes, ApoE, LAPTM5, TREM2, they're present within these networks. And when we apply this network analysis to the human data, Grace 60 is what we're calling this module, the collection of genes. We find a number of modules. Modules are collections of genes, are networks of genes, which are significantly associated with aging. And so now we're basically narrowing down the data, we're filtering the data to help us understand which genes are more important than others. And we basically have different networks of genes that then we can go and use to test statistically for genetic variation from the GWAS. So here we're looking at 10 different gene networks. Some of them are from human, some of them are from mouse, some of them are from bulk RNA sequencing, some of them are from single-cell RNA sequencing of isolated microglia. And what we're looking at is enrichment of genetic variation from the human GWAS with the collections of genes in these genetic networks. And if we look at the Alzheimer's, at the AD GWAS, we can see that the genetic variation from this study is enriched in genes that are expressed by human microglia. So this is not a surprise. The surprise here is that these microglia were identified from older people, not from people with Alzheimer's disease. So again, what this is telling us is some of the processes that take place in aging microglia are actually similar to the processes that take place with normal aging as well. What was more of a surprise was that genes expressed by oligodendrocytes in the brain. So the oligodendrocytes, you may have heard yesterday, are the myelinating cells of the brain. So they produce the myelin that surrounds the axons and helps the transmission of signals between neurons. The genes expressed by oligodendrocytes also encode some of the risk for Alzheimer's disease. So the p-value is not as strong for the microglia, but there's still an enrichment of variation associated with Alzheimer's enriched in microglia and in oligodendrocytes. And then finally, the other thing I want to say here is that this is not quite significant. This is just a tendency. But if we look at the single cell networks from mouse microglia, we can see that there's a tendency and for enrichment of variation associated with Alzheimer's in amyloid responsive microglia and microglia transitioning towards an amyloid responsive state. So this is all about Alzheimer's risk. Now, if we look at the aging data from the Timmers paper, this is the aging GWAS genetic variation data, we see that overall there's not much enrichment of variation associated with aging in these networks.
The only place where there is significant enrichment is in genes expressed by homeostatic microglia isolated by single-cell RNA-seq. And so the homeostatic microglia are the resting microglia that are surveying the health of the brain. They're sampling the healthy brain to try and understand what those cells need to respond to. We're going to spend a couple of minutes now looking at these networks in more detail. So again, we have these trajectory plots summarizing the expression of a single microglial cell, and that way we can group them into homeostatic, amyloid responsive, or interferon responsive microglia. This network that we're looking at here has a tendency to be enriched in risk associated with Alzheimer's, and it has the types of genes we would expect. It has ApoE here, it has antigen-presenting cells, and it's expressed by these amyloid-responsive microglia. And if we look at a different data set, so these mouse microglia isolated from old mice, 16 to 18 months of age, compared to young mice, 6 to 8 weeks of age. And we can see that these amyloid-responsive genes in these amyloid-responsive microglia show significant increases in activity in the old mice compared to the young mice. So again, we're looking at this age dependency of these genes associated with Alzheimer's risk. This network is the homeostatic genetic network in resting microglia. This network is enriched for genes associated with lifespan from the GWAS. This network looks like a homeostatic network in microglia. It's expressing many of the homeostatic markers, known homeostatic markers like TMEM119, P2RY12. But there are some surprises in here. The lysosomal protein, LAPTM5, is here. That's associated with Alzheimer's risk as well. ABI3 is an Alzheimer's risk gene. That's also here. And here we have an interferon receptor as well. And these genes are expressed by these homeostatic cells. So you can see the yellow and the orange signal is expressed more highly in the homeostatic cells compared to the amyloid responsive and the interferon responsive. And here, if we look at the old microglia from mice versus the young microglia from mice, that this network is actually getting downregulated. So these genes are showing decreased activity in old compared to young mice. And what I've said is that genetic risk associated with lifespan in humans is enriched in this homeostatic network. And also in oligodendrocytes, we saw that there was enriched risk for variation associated with Alzheimer's. And so we wanted to look more at the relationship between microglia and oligodendrocytes. And so we're looking at this other data set that was published by Nugent, where basically they're taking young control mice and they're using this demyelination agent, cuprizone, for 5 to 12 weeks of age. And this causes demyelination. And what we're doing in this data here is comparing the gene expression changes in the amyloid responsive microglia and the homeostatic microglia that we saw with aging, with the gene expression changes that take place during demyelination. And so the amyloid responsive genes were increasing with age in control mice, and here they're increasing with demyelination. The homeostatic genes were decreasing with age in this data, and here they're decreasing with demyelination. So these gene networks within these microglia are responding similarly to Alzheimer's, to aging, and also to demyelination. And so we think part of what's happening in aging is changes to the myelin status, which the microglia are responding to. So just some other supporting evidence. We've also performed the association of DNA changes with lifespan using a completely different approach, which is TWAS. This is a transcriptional whole association study, whole genome association study. And again, what this data is telling us is that variation in these genes marked in red here is associated with lifespan. And here we're looking at brain cerebellum tissue from humans as an example. We have other data sets that we're looking at.
What this is telling us is that genetic variation in this caspase-8 gene, which some of you may have heard about because it's controlling cell death, it's involved in apoptosis and necroptosis. Genetic variation in caspase-8 is associated with lifespan in humans, so lower expression of caspase-8 is associated with lifespan. When we look at the data in this way, we also get information on other genes that we know to be involved in neurodegeneration, which was also a surprise, but again, it's giving us more clues as to what these genes and what these variants are doing in aging and also in Alzheimer's. MAPT is the gene encoding tau, and also variation in this. Again, this is the common genetic variation, not the familial mutations, the rare familial mutations found in tau. These common variants are reducing the expression of tau, and that's associated with increased human lifespan. And here, variation in the Huntington gene associated with Huntington's disease, another neurodegenerative disease, also shows that variation within this locus is affecting the expression of this well-known Huntington gene, and decreased expression of this is associated with human lifespan. And so I realize I've given you a lot of information here, a lot of raw data to try and bring all of this together now. Our model is that variants associated with Alzheimer's disease are regulating the activation of microglia in response to amyloid. These Alzheimer's-associated variants are also controlling oligodendrocyte function. The opposite end of the life cycle of a microglia is its homeostatic state, and we find that variants associated with human lifespan, genes such as caspase-8 and also the transcription factor that you may have heard of, FOXO3, are regulating the expression of homeostatic genes in microglia. And so basically we have a balance here whereby variants associated with lifespan and aging are controlling the different extremes of the life cycle of a microglia from its homeostatic resting state towards its activated state as it responds to amyloid and changes in myelin. And so this is the model that we're continuing to study in my lab right now. And so to summarize all of the information that I've told you today, I've said that risk for Alzheimer's disease is enriched in genes expressed by microglia, and also our new data suggests in genes expressed by oligodendrocytes, the myelinating cells. I've shown that there's a genetic link between Alzheimer's and severe COVID-19 via this OAS1 gene, and part of the mechanism by which OAS1 functions may be by suppressing pro-inflammatory signals. And finally, I've shown that genetic variation associated with human lifespan is enriched in genes expressed by homeostatic microglia. So thank you very much for your attention. I'd like to thank my mentors, John Hardy, Valentina Escott-Price. I'd like to thank the useful discussions we've had with the Drug Discovery Institute at UCL, Paul Whiting and Lorenzo Magno, the people that we work with there. I'd like to thank Jennifer Pocock and Thomas Pears for their help with the stem cell microglial experiments. And I'd like to really thank my lab for the fantastic work that they did during the pandemic, particularly Nadia and Andy and Kelly, which led the OAS1 work, and Andy, Umran, and Meral, which led the longevity study. And I'd like to thank our sponsors as well. So thank you very much for your attention. I'm happy to take questions. Thank you very much, sir. If you wish, we can go to questions and answers section prepared by our team and consisting of questions from our participants. Yes, please. Thank you. Does COVID-19 trigger cognitive decline in Alzheimer's patients of dementia in infected patients? So those are longitudinal studies, and I know that lots of groups are studying those, including some of our collaborators at UCL. I think it's still early to say
Probably that is going to be the case. That's the hypothesis, but the data is still being generated. So I think it's too early to say. Okay, thank you. And our next question is, how much of the pathophysiological mechanisms linking Alzheimer's disease and COVID-19 have been elucidated? Again, this is very early stages. COVID has only really been around for a couple of years now. In terms of the mechanisms linking Alzheimer's and COVID-19, there's still only a few labs around the world that are studying it. We're studying it. Also, Tony Weiss-Corey is doing some really nice work at Stanford as well, looking at, again, RNA-seq changes in people with COVID-19. And he's also seeing that there's quite a lot of changes to the blood-brain barrier and the immune system that's associated with protecting the brain in people with COVID-19. So again, those are the directions that I think research is going to take. Also, more people are becoming interested in the role of interferon in Alzheimer's disease as well. And a few groups are beginning to study that as well, such as Matt Blurton-Jones at UC Irvine and also Alison Goes in New York are also showing that interferon plays a role in Alzheimer's related processes, but it's really early stages. Thank you for the answer, Professor. Our next question is, in the interrelationship of immunity and aging process, what are your predictions for possible future viral infections in Alzheimer's patients? How can we protect these patients? Yeah, that's a really good question, and I'm really interested in that. There is a very controversial area of study in Alzheimer's, which says that viruses are actually seeding Alzheimer's disease, and several groups have been studying that, particularly Rudy Tanzi's group at Harvard. These are really difficult questions to answer because ultimately what you need to do is make a really careful record of a person's infection history throughout their age and somehow correlate that to Alzheimer's. And so those are really difficult studies to do. And so we're really not there yet. I think this is going to be an intense area of study. As I mentioned before, I'm quite favoring more a hypothesis where response to viruses and other pathogens are actually modifying the blood-brain barrier. And then over time, over the course of a person's life, changes to that blood-brain barrier and also epigenetic changes to the innate immune system may predispose some people with a bad combination of variants to increased risk from dementia. But really, I think we're in the early stages of studying these. So I think a lot of work needs to be done before I can answer that properly. Thank you so much, Answer. And our next question is coming from our participants. It says, since TREM2 mediated signaling functions via proteolytical cleavage of the extracellular subunit, have you also observed any change in the expression states in such metalloproteinase enzymes? Yeah, that's a really good point. So you've probably gathered from my talk, our work is more biased towards the DNA level and the RNA level. And what we're really missing are changes at the protein level. So other people are studying proteomics, and we also want to do some of that in the future. At the RNA level, we don't see changes in those proteases. And so I can't really say if the expression levels of those proteases are changed very much. Those types of enzymes are generally regulated at the protein level, but it's quite possible, and data from others has shown that the proteolysis of TREM2 is also important for disease. And so, again, I don't have any data for that, but it's an intense area of investigation for other labs. Thank you so much. And our next question is, how does hyperinflammation, which may be a common factor in COVID-19 and Alzheimer's patients' abilities, affect longevity? So in terms of affecting longevity, it's still not entirely clear. I guess it's more widely accepted now that chronic pro-inflammatory factors are going to contribute to both COVID, severe COVID, and Alzheimer's by damaging nerves or lung tissue.
In terms of longevity, it's not really clear yet. I haven't seen really convincing evidence. I think, again, the model would be that gradual changes, chronic changes in inflammation over time are going to be more likely to cause damage to neurons and maybe myelin within the brain. But again, those studies are ongoing, so that's the best I can answer at this point. Thank you so much. It was our last question. On behalf of myself and all our participants, I would like to thank you for spending your valuable time transferring your knowledge to us and for this informative presentation. I wish you healthy days. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much for hosting me, and those were really great questions. So I hope you enjoy the rest of your day. Thank you very much for listening. Take care. Saat 1'de How Ribozomal Frameshifting Alters the Meaning of the Genome konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Neva Çalışkan hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz.
Profesör Doktor Neva Çalışkan. Ribozomal çerçeveleme genomun anlamını nasıl değiştirir? Profesör Doktor Neva Çalışkan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Ve eğitimi sırasında Heidelberg'deki EMBL'de misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Göttingen Uluslararası Max Planck Moleküler Biyoloji Araştırma Okulu'nda tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarına Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü Fiziksel Biyokimya bölümünde devam etmiştir. Doktor çalışkanın araştırma alanları translasyon, recoding, viral gen ekspresyonu, RNA protein kompleksleri ve RNA biyolojisidir. Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak yer alan Doktor Çalışkan, halen Helmholtz RNA bazlı enfeksiyon araştırmaları enstitüsünde grup lideri olarak görev yapmaktadır. Bioinfocongress II. Professor Dr. Neva Çalışkan. How ribosomal frameshifting alters the meaning of the genome. Professor Dr. Neva Çalışkan completed her bachelor's degree in the Department of Molecular Biology and Genetics from Middle East Technical University. And during her undergraduate studies, she was a visiting researcher at EMBL in Heidelberg. She obtained her MSc and PhD at the International Max Planck Research School for Molecular Biology in Göttingen. She then continued her postdoctoral studies at the Department of Physical Biochemistry of the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry. Dr. Çalışkan's areas of research are translation, recording, viral gene expression, RNA protein complexes, and RNA biology. Dr. Çalışkan is currently appointed as W1 professor in the Faculty of Medicine at the University of Würzburg and holds a group leader position at the Helmholtz Institute for RNA-based infection research. Sayın Doktor Neva Çalışkan ve değerli katılımcılarımız,
Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün How Ribozomal Frameshifting Alters the Meaning of the Genome konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru. Teşekkür ediyorum tanıtım için. Burada olmaktan çok mutluyum. Keşke yakın olup birebir de görüşebilme ihtimalimiz olsaydı. Şu anda evet sunumuma Türkçe başlayacağım ama İngilizce devam edeceğim. Laboratuvarım benim ve Hermos Enstitüsü Enfeksiyon Biyolojisi'nde 4 senedir grup lider olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda buradaki tıp fakültesinde de bir profesörlük pozisyonum var. Laboratuvarımızda genel olarak biz nasıl virüsler ve diğer patojenler nasıl farklı yolaklar kullanarak kendi genlerini anlatabiliyorlar. Bunu araştırıyoruz. Kullandığımız metodlar ve tekniklerle ilgili size genel bir bilgi vermek istiyorum şimdi bugünkü sunumumda. İngilizceye devam edeceğiz. Sonrasında soru cevapları Türkçe yapabiliriz ama şimdi İngilizce devam edeceğim. Umarım anlamadığınız yerlerde notlar yazabilirsiniz. Ben onları göreceğim buradan. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Viruses like the coronavirus encode their genome in an RNA, not a DNA molecule. Hocam, bölüyorum. Kusura bakmayın. Biz şu anda sizin sunumunuzu göremiyoruz. Görebildiğinizi söylemişti arkadaşlar. Az önce görünüyordu. Tekrar gitti. Allah Allah. Paylaşıyor musunuz şu anda? Paylaşıyordum, evet. Tamam. Şimdi? Görebiliyor musunuz? Görünmüyor hocam. İlginç, bir saniye. Tekrar deniyorum. StreamYard diye yazayım. Ne görüyorsunuz? Şimdi kendimizi görüyoruz ama. Dilerseniz 2 dakika izin isteyelim hocam. O sırada evet. Bu aksaklığı düzeltmiş oluruz. Tekrar bir denememe izin ver Ebru, bir saniye. Tabii hocam, tabii.
Yeniden merhabalar. Teknik aksaklığımızdan dolayı özür diliyoruz değerli katılımcılarımızdan. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar Ebru, evet. Teşekkür ederim yardımınız için. Sorun oldu biraz. Teknik bir sorun. Şimdi Chrome üzerinden deniyoruz tekrar. Umarım sorun olmaz. Videolarda belki bir problem çıkabilir ama deneyeceğiz. Harika. Şu an gayet iyi hocam. Görebiliyorum. Evet, zaman kaybetmeden o zaman hemen başlıyorum. Sunumu Türkçe yapacağım. Sonra sunum İngilizce yapacağım. Sonra Türkçe soru cevap kısmında sizlerle tekrar dil değiştirerek devam edeceğiz. Welcome everyone. I'm Neva Çalışkan. I'm a group leader at the Helmholtz Institute for RNA-based infection research. Today my talk will be about how meaning of the genome can be altered by frameshift RNAs and how this response can be regulated by host and viral proteins. This is the mighty coronavirus that turned our life into a chaos since the last 2 years. What is interesting about this virus is, unlike humans, this virus encodes its genome in RNA, not in DNA. So looking closer into this RNA looks like this. It's a positive stranded, single-stranded RNA molecule. And if it's not in the host cell, if it's not in the human cell, it's not active. But for replicating its own genome, it needs to enter a human cell or a host cell. Once it happens, the RNA molecules will start translating itself using the host translation machineries. And this looks like this. Sorry, the video didn't work. I'll try again. Okay, nevertheless. So here is the human ribosomes, and then we have the messenger RNA of the viral RNA. And this has this strange pseudoknot structure that stops the ribosome progression over the messenger RNA. And with this, the genome can be encoded from 2 operating frames. One is the 1A, ORF1A, and the second one is the ORF1B. ORF1A would encode for structural proteins, and ORF1B, which is encoded from this alternative -1 reading frame, encodes for the replicase. And for that, it requires this structure called pseudoknot. And then there is a slippery sequence over which the ribosome changes the reading frame. This is so crucial for the virus replication because without the replicase, it cannot multiply itself and cannot proliferate in the host. All this depends on presence of this structured element called the frameshift RNA, which acts like a gene switch in a way. In my lab, when we have been working with this for many years, but then with the coronavirus, we asked ourselves whether we can identify some host cellular effectors of this process, especially in infected cells. Because you all know that when there is an infection, different people respond differently. And this could be due to presence of certain host cellular factors or certain viral factors. How your immune cell recognizes this viral pathogen differs really a lot based on presence of certain host cellular effector molecules. So we wanted to identify these molecules, but that wasn't an easy goal. I'll tell you what sort of techniques then we employ to identify them. But to just start this, we identify basically 2 proteins. One is a ZAP protein that's a coronavirus effector, and it is a human protein that can actually block the viral progression, viral proliferation. The second one, this is a different system from the cardioviruses. I think due to time limitation, I won't have time to start telling about this one yet. But nevertheless, please check it out from Nature Communications later. So these actually do work in opposite ways. Viral protein activates frame shifting, whereas the human protein represses frame shifting. And we think this could be a general phenomena in the virus-host arms race. So in my lab, to identify these factors, we are employing proteomics. And we study their kinetics, how they are binding to these RNA molecules using kinetic analysis tools like microscale thermophorezes. In addition, in my lab, we have established these infection assays and in vitro translation assays to look really whether this also takes place in the cell. Furthermore, to go deeper into details, we want to also understand how a single RNA molecule can be altered in the presence,
how a single RNA molecule can basically be altered in the presence of these protein factors. For this, we are using single molecule optical tweezers. So going back to the story of the SARS coronavirus effectors, how we were able to show a factor that can inhibit the RNA-dependent RNA polymerase synthesis, we basically took these CALU cells. These are cells that are used for studying coronavirus infections in the cell culture. We took these cells and we took also HEC293 cells and then employed these to fetch these effector molecules using a biotinylated oligo. And this biotinylated oligo was then base pairing to the 3' end of this frame shifting RNA. And using this molecule like a bait, we basically incubate this with the lysase and then identify the proteins that bind to this specific RNA element using proteomic LC-MS analysis. It was very interesting to see most of the proteins we see are actually RNA binding proteins, and they were also involved in translation. This is the log to enrichment values, which tells you how many fold is it enriched actually in logarithmic scale. So you see a huge increase in the RNA binding protein amount. And looking more in detail to these ones, the ones that were enriched more than twofold were those proteins that were involved in splicing. They were acting as RNA helicases, and we came up with this interesting protein called ZAP. This is a zinc antiviral protein, and to really identify functions of these proteins, we developed an in vivo dual fluorescence reporter assay. Basically, what we did was we have expressed these proteins, all these genes that we identified in our proteomic screen as ECFP fusion proteins. And then we took this frame shifting reporter constructs. In a control construct, you would not have any frame shift site. So you would have GFP and mCherry protein produced. Whereas if you have a frame shift RNA, then this would lead to frame shifting into the other reading frame. And when we place the mCherry gene in the -1 reading frame, then you can nicely see that this reporter works beautifully to identify actually change in the frame shifting efficiencies. So using the system, we first quantify frame shifting without any host factor. And there we see 35% of frame shifting. This means when you have this element in the genome, then these ribosomes can shift by 30-35%. This is a lot. So 3 of the 10 ribosomes would shift into the alternative reading frame. This is another host factor that was shown as a global regulator of frame shifting called shiftless. So when we look at this protein, it leads to some decrease in the frame shifting, but not that drastic. But when we use this ZAP, the factor, the zinc antiviral protein that I just mentioned you 2 slides ago, this protein actually can reduce frame shifting from 35 to less than 20%. This is significant because viruses rely on a precise ratio of this. And if they don't have enough replicates, viral particles would not be sufficiently effective to infect a host cell. We also did this for all the rest of the factors that we identify, at least 20, 30 of them. But ZAP was among all of them the most effective one. What we then did was to look if that interaction is specific. We basically mutated different regions of this structure, RNA structure, from the coronavirus, and then again expressed the ZAP or not expressed it to see whether protein actually acts on the RNA structure specifically or whether a certain region is required for this interaction. When we look on the wild type, basically you can see the same effect, but if you mutate, let's say a stem loop 2 or 3, which is this 2 regions, or mutate any of these stems, you don't see much of an effect of ZAP. I go back, sorry. And with a mutant called a compensatory mutant, we were able to see rocket levels of frame shifting when you basically mutate these G nucleotides, C nucleotides to G nucleotides. We see a lot of increase in the frame shifting. Nevertheless, we didn't see this increase in the decrease in the frame shifting upon ZAP overexpression.
To understand this better, so it seemed that there was a RNA structure and there was some sort of specificity, but we wanted to see whether ZAP also acts on different frameshift sites. So this is number of viruses that employ frameshifting, including a human cellular protein, which is called PEC10. This is paternally expressed gene 10, which is an embryonic gene, and it's also overexpressed as an oncogene in hepatocellular carcinoma. And that can frameshift as well. When we compare other viruses, other coronaviruses or flaviviruses or also HIV, we see basically only the coronavirus 1 and 2 levels were decreasing, whereas the level of all the other virus or human cellular frameshift sites weren't changed. This was super exciting, but then we wanted to also understand what happens in the host cells, what really happens in patient samples or in other published data sets from CALU cells, whether we were actually able to see this differential expression of the zinc antiviral protein in these cells. And then we employed all this, some of these factors that came up in our proteomic screen, and then looked their levels in patient samples versus cell culture. And here also ZAP was clearly the winner protein because its RNA levels were more than 8-fold increased in infected cells. This was the case also for us. We see 16-fold increase in our cell cultures study. Basically, what we then did, also we did infection studies in collaboration with our partners at the HZI. And we have used here H3H7 cells and then overexpressed this protein and then measured viral titers. Upon here, you see the green signal because our virus contains a green fluorescent tag. You can see in the naive cells, you have in the untreated samples a lot of virus, but in the presence of the interferons, which are part of your immune response, basically, you see reduced level of viral infectivity. And this is here depicted in here in this graph. When we overexpressed the ZAP protein in the H3H7, we didn't detect any GFP signal here. And also, there was more than 20-fold decrease in the viral load upon overexpression of this protein. Well, this was very exciting because we think that ZAP is a multifunctional protein. Among its functions, there is frameshifting, decrease in frameshifting, but also it also has other regulatory roles in the immune response. It is also possible that such a protein acts together with other proteins. So for understanding this, we have to find out whether there are other cofactors or other proteins required for this action. We basically took all the system out of the cells. We overexpressed the ZAP protein recombinantly and then added into rabbit reticular lysates. These lysates are very useful to look at the effect of a certain mRNA or a certain protein in translation. Then we have used the genomic snippet of the coronavirus and took this ORF1A1B large fragment, which encodes for about 60 kilodalton of protein. And then we did a Western blot analysis using the flag tag. Upon increasing the amount of the protein, we were able to see this similar decrease in the frameshifting efficiencies. And when we use IMP3, which was one of the factors that came up also in our proteomic screen as a weak binder, we didn't see any decrease in the frameshifting. Similarly, the SUMO tag, which was used to isolate the ZAP protein, didn't lead to any decrease. So this means basically ZAP works without any cofactors, also in a recombinant system. And the effect was specific, while we didn't see it with any other RNA binder. We also could do Polyzone profiling to see whether this assay helps us basically to see active translation versus a just initiated round of translation or monosomes, which are not actively translating, you can say. Here, basically, ATS versus the Polyzone ratio wasn't different. This means ZAP doesn't basically alter global rate of translation. At least gives a clue. But of course, we still need to do more analysis to understand this in detail. But here, ZAP was interacting probably with the just initiated ribosomes as well as translating ribosomes. Our next question was whether the protein can actually bind directly and where does it bind on the frame-shifting RNA pseudonodes.
To find out this, we employ different techniques. One is this kinetic analysis using microscale thermophoresis, and the other one is optical tweezer analysis to do more detailed single molecule level studies. This assay works very nicely in using smaller amounts compared to other techniques to identify molecular interactions. Perhaps you heard ITC or anisotropy. So basically here principle is the following. You have capillaries, and then only by using 5 microliter of the compound, one can do a titration curve like this. And then upon increasing the temperature in a given point using an infrared laser, one can detect the fluorescence decrease because molecules that are bound to another molecule would diffuse differently compared to molecules that are not bound to another molecule from the center of the heat. And this can be measured, and this can be used to calculate the binding bound molecule fraction. And then we can fit it to single exponential functions, and this gives you the KD association constant, dissociation constant of this molecule. Here, we observe upon increasing amount of ZAB on the RNA, binding affinity was about 110 nanomolar. This is a very high, very, very high binding interaction. But what happens when we mutate these? Let me just quickly. Okay. Before that, I want to also introduce you the second essay, the single molecule optical tweezers. Here, basically, the principle is quite different because in the previous essay, you're looking at an ensemble of different molecules. Here, we were wondering how the single molecules dynamics are changing upon protein binding. So here, we can attach DNA RNA handles between 2 polystyrene beads conjugated to either streptobidin biotin or deoxygenin anti-deoxygenin on one end, on the other end. And then we can apply piconewton forces on this molecule to really see its unfolding and refolding behavior. We have designed several mutants. First of all, mutating either the stem loop 2 or 3 or the both stem loops here. We also generated this compensatory mutant, which I have also shown you a minute ago. And then we have a scrambled RNA, which should not normally bind to this. So testing them one by one, now I'll show you what we found. First of all, on the full PRF sites, this is just another depiction of how this works. On the full PRF site, basically, the gray trace shows you the unfolding. So unfolding of this RNA molecule, when you stretch it, happens around 25 piconewtons. When you release the force, refolding occurs at a lower force. This is very typical to highly structured RNA elements like G quadruplexes or pseudoknots. Next, when we did it in the presence of the ZAB, we didn't see much of a difference in the unfolding force, which again occur about 25 piconewton. But here, what was intriguing is we do not see actually refolding of the RNA. And remember, refolding of this RNA is so crucial for its function. So this could be then really interesting for its how it works during translation. Then we did the same assay using this non-specific binder, IMP3. And here you could see the refolding, the gray trace, refolding upon release of the force at around similar force values compared to without IMP. So this, once again, proves that what we see is quite specific. When we mutate both the stem loop 2 and 3, basically forming just a simple hairpin, the binding constant increase, so like to binding affinity decrease, this means to more than 4 micromolar. And then on the unfolding and refolding traces, we were able to see refolding and unfolding at similar forces. When we mutate the stem loop 2 of the pseudoknot, so mutating here, this will only fold into 2 individual stems. Again, we see similar folding and unfolding behavior in the presence and absence of the protein. This was interesting here, this one is delta SL3, because here we are basically mutating this extra stem loop, but still this RNA is quite stable because it can fold into this unusual pseudoknot. It's a shorter pseudoknot. We do see the binding and then unfolding, binding at the similar affinities. And
Unfolding and refolding also matches with the predicted pseudonode. Here, in the presence of the protein, we do see a little bit of an effect of ZAP, but it wasn't as drastic as the wild-type sequence. When we look at the compensatory mutant, this was quite interesting because although we do not see a decrease in the binding association constants, KDs, but we were able to see protein actually does bind probably on this RNA, but doesn't change the refolding behavior. So only by mutating these few bases, we don't think this structure changes that much, but also its affinity to the protein is not altered. However, definitely protein is not able to act on the refolding pathways. Then we did some energy calculations. So basically, area under these curves, you can calculate the work done on this molecule. And here we only see the effect on the pseudonode, whereas on the delta SL2 and 3 or the compensatory mutant, effect was more or less negligible. Also in the IMP3 case, effect was negligible. So we do not see, we only see the specific effect in the presence of ZAP. That brings me to the conclusions of my presentation. So the proposed model for frameshift inhibition of ZAP is as follows. So once the virus infects the cells, this leads to translation of the viral RNA, as I just mentioned in the beginning of my talk. This leads to zero frame translation, which would just terminate after a few codons within this RNA structure, whereas alternative overlapping frame translation would continue, and it would lead to RDRP synthesis. This is this protein important for the viral replication, right? So looking when on the other side, there is the host pathway that operates on this mechanism. The increase in the interferons leads to increase in the ZAP protein levels. And this increase leads to this altered RNA structure. Probably, once a single ribosome moves over this message, next ZAP protein can come and bind so that it unfolds this RNA structure. Without an RNA structure, translation would just continue in the regular reading frame and would stop. Whereas if you have this RNA structure, you would normally have the RDRP from the -1 frame. What happens is that zero frame translation is not altered, but decrease in the frame shifting leads to reduced RDRP levels and reduced frame shifting. So to summarize, we see a decrease of 50% frame shifting in coronaviruses upon overexpression of the viral protein ZAP. We have shown by biochemical and single molecule analysis that ZAP and the frameshift RNA interaction is specific. It's also unlike the other viral regulators of frame shifting, such as the cardiovirus 2A, because this protein doesn't stabilize the RNA molecule, which then suggests a novel mechanism of action. For time reasons, I'm not going to go into the 2A protein. I'm waiting for the response from the organizers, so I will move to the end of my talk. So basically, yes, would like to stop here by thanking my fantastic team members. Especially this work has been done by Matthias. He identified the protein. Anuja and Matthias together then work on the detailed in vitro characterization. Lukáš is a very talented PhD student who did the single molecule analysis. And here's Ricardo, another PhD student, and my technician, Tatiana. So all of them are really fantastic and work nicely as a team. And also our collaborators who did the feature characterization of this RNA by DMS MapSec, Redmond Smith. Infection work was done in collaboration with HSI people, Luca Giginshine and Ulfert Randt. The proteomics is done here at our neighboring institute, Rudolf Virchow Center, by the Schlosser Group, and would like to thank ERC for funding this research, and thank you for your attention. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz şimdi ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorularla soru cevap bölümüne geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Türkçe'ye döndük.
Dilerseniz soruları İngilizce, Türkçe karışık. Hayır. Yani katılımcılar nasıl isterse öyle ama Türkçe devam edebiliriz. Ben sunumu paylaşmayı durdurayım mı? Şu an sunumunuzu görmüyoruz hocam. Her şey yolunda. O zaman sorularla başlıyoruz. Tamamdır. Birinci sorumuz. Ribozomal çerçeve kayması, sınırlı genomları nedeniyle virüslerin protein varyasyonunu arttırmak için evrimleşmiş olabilir mi? RNA moleküllerinin translasyonu sırasında stem loop ve düğüm pseudoknot gibi engel yaratan yapılar nedeniyle evrimleşmiş olabilir mi? Ribozomal frameshifting, evet kesinlikle. Zaten virüsler, şöyle anlatabilirim. Virüslerin kullandığı bu tip mekanizmalar insan ya da farklı host hücrelerinde, konak hücrelerinde de çok fazla kullanılıyor. Mesela değişik IRS Dependent Translation Initiation'lar var. Yani farklı sekans elementleri kullanarak Translation Initiation da aynı zamanda regüle edilebiliyor. Bu tip şeyler zaten konak hücreler tarafından da alınıyor ve onlar tarafından da kullanılıyor. Yani virüsler bizlere aslında biyolojiye çok fazla katkıları oldu ve insanların ve diğer canlıların da, gelişmiş canlıların da gen anlatımında, onların evrimleşmesinde de kesinlikle faydası oldu. Zaten insan genomunun da %8 kadar kısmı bu tip non-coding olsalar da, kodlama yapmasalar da bu tip genetik elementlerden oluştuğu düşünülüyor. Dolayısıyla küçük genomları mı bu sayede bir evrimleşmeye sebep oldu? Bunu bilemeyiz. Çünkü her zaman bütün virüslerin genomları çok küçük değiller. Ama mesela kimi virüsler için bu geçerli. Daha çok bunun yapısal proteinlerle replikaz proteinlerinin miktarının ayarlanmasında kullanıldığını söyleyebiliriz. Şeye geçince insan genomunda çok fazla insan genomu aslında daha efektif çalışmak için ya da farklı yüksek organizmalar diyelim buna. Farklı open reading frame'lerde genelde bir premature stop kodon oluyor ve bu RNA surveillance mekanizmalarını, yani nonsense mediated decay olsun, no-go decay olsun, bu tip mekanizmaları da aktive edebiliyor. Dolayısıyla insan genomunda bu tip elementler çok fazla kullanılmıyor. Bizim ama laboratuvarımızda yaptığımız bir çalışmada mesela insan genomunda bu tip şeylerin enfeksiyonlar sırasında ya da immün response sırasında belki bunların artabileceğini de düşünüyoruz. Nasıl kanserli hücrelerde farklı bir gen anlatımı söz konusuysa yine bu tip şeyler alternative splicing gibi frameshifting'de hastalıklarda veya gelişim süresince farklı şekilde kullanılabilir. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Frameshifting verimliliğini etkileyen çeşitli cis ve trans ögelerini birleştirmek için mekanik bir model yapılabilir mi? Nasıl bir avantaj sağlar? Güzel bir soru İrem. Bence cis ve trans elementleri birleştirerek eğer bunları kontrollü kullanmaya başlayabilirsek, bunun sentetik biyoloji için ya da virüslerle ya da farklı patojenlerle ilgili onlarla savaşımızda çok fark yaratabileceğini düşünüyoruz. Zaten bu tip çalışmalarda yapıyoruz biz. Mesela küçük small molecule compoundlar ya da metabolitler kullanarak bu sistemi bir şekilde daha iyi anlayabilmeye çalışıyoruz. Ama henüz tabii ki bu derinlemesine çalışmaların yapılması lazım. Yani mesela single molekül çok detaylı gelebilir ama bu tip çalışmalar sayesinde ancak gerekli olan moleküler spesifiteyi sağlayabiliriz. Yoksa hani herkes farklı hücre içerisindeki farklı şeyleri de mesela etkileyebilir. Dolayısıyla bu integrative approach'umuz, kullandığımız bu farklı metodlar bize bunu sağlıyor. Bu mekanizmayı en derinlemesine anlayıp ondan sonra enfeksiyon ya da hücre kültürünü kullanarak bu sistemi daha iyi anlamaya çalışıyoruz şu anda. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ekibimizin hazırladığı sorularla devam ediyoruz şimdi. Ribozomal çerçeve kaymasında görev alan faktörler farklı virüslerde farklı rollere sahip midir? Siz transacting faktörlerden bahsediyor zannedersem. Bütün virüslerde şimdilik henüz hani bu transacting faktör denilen bu proteinler viral virüsler tarafından da kullanılıyor. Kardiyovirüslerde özellikle, şimdi vaktim olmadı gerçekten teknik arızadan dolayı ama kardiyovirüslerde mesela ilginç bir protein var. Bunun da virulence faktör diye anılan 2A proteini. 2A proteini
yine gidip kendi virüsün bu RNA elementine bağlanarak daha fazla frame shifting oluşmasını sağlıyor. Bununla da zero frame'in translation'ını yine düşürüyor. Yani nasıl açıklayabilirim daha iyi? Virüsler mesela hani bu sistemi kullanarak kendi structural proteinlerini erken veya geç enfeksiyon sürecinde late ya da early infection fazı denilen bu iki fazı düzenlemede kullanıyorlar. Yani mesela replicative proteinleri daha erken üretip structural proteinleri sadece yeterli virüs partikülleri oluştuktan sonra kullanabilirler. Bu sayede de kendi ne zaman ne kadar miktar yapısal protein, ne kadar miktar replicative protein üretmesi gerektiğine karar veriyor. Bu ama çok özel bir yapı ve 2019 yılında daha bu keşfedildi zaten. Daha diğer virüslerde de var mı? Bunun araştırmasının işte yapılması gerekiyor halen. Ama olabileceğini düşünüyorum ben. Ama bütün virüsler bu mekanizmayı kendileri regüle ediyorlar mı? Ya da bütün insanlar, yani bütün, çünkü ne derler, konak organizma her zaman insan değil. Ve de diğer organizmalarda çok fazla bu enfeksiyon çalışmaları yapılan virüsler yok yani. Hani tüm sistem olmadığı için şu an koronavirüsten dolayı şanslıyız. HIV yine o şekilde ama mesela domuzlarda olan bir virüsü çok çalışmak mümkün olmuyor. Çünkü sistemi çok etable edilmiş değil henüz. Ya da ne bileyim tavuklar, böyle rekombinant sistem çok fazla kullanılmıyor. O yüzden in vitro bilebiliyoruz ama bunların ne kadarı acaba in vivo çalışıyor ve ne kadarı animal study'lerle ne kadarını acaba çalışabiliriz? O kısmı halen açık değil. Sağ olun hocam. Teşekkürler cevabınız için. Bir sonraki soru. On the contrary, are there host-encoded RNA binding activators which interact genome of SARS-CoV-2 and increase efficiency of -1 programmed ribosomal frame shifting, thereby impact virulence? Cevabı Türkçe mi? If so, can we inhibit during the infection? Can we inhibit? Ahmet, cevabını Türkçe vereceğim. Tabii ki host activated aktivitörler de olabilirdi. Bu proteinleri de biz araştırdık ama hiçbirisinin seviyesi %10-20'yi geçmedi. Aktive etmesinin şimdi virüsü tabii ki host faktörler ya aktive ederler ya da inhibe edebilirler ve ikisi de virüsün bu kullanmak istediği golden ratio denen hani bu altın oranı bozar yani. Arttırmak da bir yol olabilir tabii ki virüsü engellemek için insan hücrelerinin kullanabileceği. Ama bizim kullandığımız sistemle bulduğumuz faktörlerin hepsi özellikle en kuvvetli suppression'a sebep olan protein düşürüyordu bu proteinin seviyesi frame shifting'i düşürüyordu ve %50'den daha fazla düşürdüğü için biz bu çalışmamızda sadece o faktörlere baktık, düşüren faktörlere baktık. Çünkü aynı zamanda RNA-dependent RNA polimerase miktarını da çok direkt etkileyebiliyor. Çok fazla üretilirse de yine incompetent viral particle oluşturabilir tabii ki bunlar. Yani normal çalışmayan, çok fazla ya da çok az üretilmemesi gerekiyor çünkü. Belirli bir oranının olması gerekiyor iki operating frame'den oluşturulan proteinlerin. O yüzden tabii ki mümkün ama bizim çalışmamızda çıkmadı. Başka virüslerde ama olabilir. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Bağışıklık sistemi hücreleri neden ribozomal çerçeve kayması kullanır? Antikor çeşitliliğini arttırmak, çeşitli antijenlere karşı bağışıklık tepkisini çeşitlendirmek veya arttırmak için olabilir mi? Olabilir, evet kesinlikle. Zaten virüslerin, immün hücrelerinin bunu antijen için kullandığı bilinen bir şey. Ama burada genelde küçük peptitler oluşturulup bu küçük peptitleri hücre kendi membranında ekspres ederek bunu recognition motifi olarak kullanıyor. Ama bunu programlayarak yapıyor mu yapmıyor mu bunun bilinmiyor henüz. Benim çalışmak istediğim şey ise programlanmış dizin kaymaları. Yani bu dizin kayması belirli bir geni içerisinde olacak ve bu üretilen protein fonksiyonel bir proteine dönüşecek. Tabii ki antijenlerde de kullanılabilir ama bizim daha çok ilgilendiğimiz şey belirli bir oranda, belirli bir miktarda bu proteinin miktarının değiştirilip değiştirilemeyeceği bu RNA elementleriyle. Ama kesinlikle bu non-coding diye sanılan eski viral genomumuzda bulunan eski virüslerden kalma bu fragmentlerin o sebeple de kullanılabileceğini düşünüyorum.
bağışıklık sistemindeki bağışıklık responsunda. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. İngilizce Türkçe bayağı bir karıştırıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Hocam nasıl dilerseniz öyle cevaplayabilirsiniz. Bir sonraki soruma geçiyorum. RNA izole edilmeden nasıl çalışılabilir? RNA'nın hangi yönleri onu izole etmeye gerek kalmadan çalışılabilir? Bunun için hangi yöntemler kullanılıyor? Bahsettiğim gibi hücre içerisinde de biz mesela plazmite koyup herhangi bir DNA molekülünün içerisine bunu koyarak ondan sonra hücrenin bu RNA üretmesini sağlayabiliriz. Zaten anlattığım o GFPM Cherry Reporter sistemde o şekilde faksla analizini yaptık biz bunun. Hücrelerin içerisinde iki floresan protein koyarak ya da 2 tane lüsiferaz genini birbiri arkasına ekleyerek ortalarına da bu elemanlar RNA'ları koyarak, RNA elementlerini koyarak bunu kolaylıkla çalışılabilir. Ancak tam olarak bu derinlemesine bu RNA moleküllerinin onlara bağlanan faktörlerin bulunabilmesi için yine de bu RNA'ların hücreden çıkartılması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de mesela RNA'ya yine direkt bağlanabilen bir oligomer dizayn edilebilir ve bununla beraber hücre içerisinden de bu RNA'ya bağlı faktörler yine çıkartılabilir. Bunun için crosslink ve mass-spec hücreyi direkt crosslink yaparak hücrenin içerisinde o anda sabit olan yani birbirine bağlanan moleküllerin direkt sabitlenmesi sağlanıyor ve ondan sonra da yine bir olta gibi kullanarak bu oligomerleri hücrenin içerisinden bunları da izole edebilirsiniz. Bizim yaptığımız tabii ki daha direkt olarak RNA'yı izole ederek başladı ama bu T7 polimeraz denen hani enzimi herkes şu anda laboratuvarında da üretebiliyor. Çok zor değil açıkçası RNA'yı üretmek laboratuvarda. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuz. RDRP enziminin hızı nedir? Nasıl tespit edilir? Bu hızın birimi nedir? Enzimin hızı COVID virüs varyantları arasında farklı mıdır? Mesela omikronun RDRP daha mı hızlıdır? Biz şimdi RDRP enzimiyle direkt çalışmadık. RNA dependent RNA polimerazın hızı yani insan hücrelerinde mesela tahmin edebilirim. Sadece tahmini bir rakam verebilirim ama varyantlar veya bunların hızı farklı mı değil mi? Bunlarla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü biz çalışmamızda translation ile ilgili çalıştık. Yani protein sentezini çalıştık. RDRP enziminin üretimini çalıştık. RDRP enziminin aktivitesini çalışmadık. O yüzden yorum yapamayacağım açıkçası. Ama translation'ın hızı yaklaşık 10 amino acid per second. Yani 30 nükleotit saniyede 30-40 nükleotit gibi bir şeydir herhalde RDRP ya da 50 diyelim hani genel bir sayı vermem gerekirse. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Hangi faktörün ribozomal frame shifting'i en çok etkilediğini söyleyebiliriz? Kaygan, slippery sekans, mRNA sekonder yapısı veya EGF olabilir mi? EGF. Yani EGF'i anlayamadım ama dediğiniz cis-acting elementlerden bunlarla ilgili şimdi geçen ay çıkan bir review'umuz var. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Riger ve Çalışkan Eter Frontiers'ta bastık. Orada mesela direkt bu elementlerin hangisinin nasıl etkilediğini açıkladık. İkisinin sinerjistik olarak beraber çalıştığını düşünüyoruz. Mesela kesinlikle 2 elemana da ihtiyaç var ve de 2 elementın birbirinin arasındaki boşluk da çok önemli. Genelde 5 veya 8 tane nükleotit gibi bir spacer olması gerekiyor. O boşluk da etkiliyor frameshift efficiency'yi. Ama RNA'nın o structure yani yapısal özellikleri ve bu yapının ne kadar sabit olduğunun çok fazla bir rolü yok. Yani sadece bu yapıya gelince ribozomun durması gerekiyor ve o sırada slippery kodonların üzerinde dizin kaymasının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu yapı sabit olacak ama çok sabit olmasına gerek yok. O zaman translation çünkü zaten ilerlemez daha fazla. Yani yaklaşık 15 normalde bir translocation oluşurken yani ribozom normal hareketine devam ederken 15 pikonewton gibi bir güce ihtiyaç duyuyor. Güç oluşturuyor ve bu force'un karşısında üretilen herhangi bir yapısal blokaj
zaten 15 Newton üzerinde, 15 pikonewton üzerindeyse yeterli oluyor. Yani 40 pikonewton'a kadar çıkabilir bu ama çok çok da sabit olması gerekmiyor. Sadece yeterli zaman sağlaması gerekiyor frame shifting'in oluşması için. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuz. RNA temelli tedavilerde RNA'nın kararsızlık sorununun üstesinden gelmek için hangi stratejiler kullanılmaktadır? Kararsızlık İngilizce yani ne? Destabilization sanırım. Destabilization. Onun için farklı nükleotit modifikasyonları üretilebilir. Onlar zaten yapılıyor şu anda da. Özellikle uridin bazlarına modifikasyon yapılabilir. Ama RNA normal olarak DNA'ya göre instabil, yani tam ona da kesin bir cevap veremeyeceğim. Onun hücre içerisine alımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor şu anda. Ama hani benim araştırma grubumda direkt yapılan çalışmalar değil bunlar. Ama belirli modifikasyonlarla bu sağlanıyor şu anda, onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. ZAP-S'te olduğunun aksine RNA'ya bağlanıp frame shifting verimliliğini arttıran ve virülansı etkileyen konak aktivatör molekülleri de var mıdır? Varsa enfeksiyon esnasında bunları önleyebilir miyiz? Bu demin bahsettiğim gibi Ahmet, kardiyovirüslerde en azından bunu biliyoruz olduğunu. Bazal seviyeden %70'e kadar 2A proteini, bu virulence factor denilen 2A proteini direkt bağlanıp direkt stabilize ederek bu RNA elementini frame shifting oluşturabiliyor. Bunu da yine engel olabilmek tabii ki çalışmalarımızdan birisi şu anda bizim. Bunun aynı zamanda ilk gelen soruyla ilgili de hani sentetik biyoloji için de bunun çok önemli faydaları olabilir. Eğer bunları çok iyi anlar ve kontrol etmeye başlayabilirsek. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. RNA antisens saflaştırma yönteminin kütle spektrometrisi ile uygulanan ultraviyole çapraz bağlama yöntemine göre avantajları nelerdir? Onu tekrar alabilir miyim? Tabii. İlk kısmını. RNA antisens saflaştırma yönteminin kütle spektrometrisi ile uygulanan ultraviyole çapraz bağlama yöntemine göre avantajları nelerdir? Onun şimdi iki tane metot bahsettim. Bizim metodumuz daha in vitro ve öncelikle hücre içerisinde bir değişiklik yaratmıyoruz. Biz direkt native state'te bakıyoruz. Sadece lizatı almamız yeterli. Cross-linking yapılınca cross-linking sadece %10 gibi bir miktarında oluyor hücrelerin. Dolayısıyla burada bir limitasyon var tabii ama orada da direkt in vitro, daha in vivo çalışılabiliyor. Birisi daha in vitro, birisi daha in vivo. İkisinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Bizim için ilk etapta bu yeterli oldu. Çünkü bizim direkt readout'umuz sonrasında hücresel teknikler ve in vitro tekniklerle biz bunu detayını çalıştık zaten. O yüzden bizim için non-specific binding moleküller çok fazla bir sorun yaratmadı. Bir de kullanılan şeye bağlı tabii ki. Cutoff'u nerede yapıyorsun? Yani log 4-fold enrichment gayet yeterli. Log 4 deyince hani in vivo'da bunu sağlanabiliyor mu? Ne kadar şey yapılıyor? Orada tabii ki daha crossing yapınca daha yüksek miktarda tuz kullanarak daha bir stringent yıkama yapılıp tam olarak sadece bağlanan moleküller bulunabilir. Onun öyle bir avantajı var ama biz çalışmamızda onu kullanmadık. Cevabınız için teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumuz. Why is frameshift mutation more damaging than a substitution? Bu da genel bir frameshift mutation'larla ilgili. Bu DNA seviyesindeki frameshift mutation'lardan bahsediyor Doruk. Substitution'lardan neden daha zararlıdır? Frameshift mutation'lar çünkü genelde öbür dizinde bir premature termination koduna denk gelip orada translation tamamen ya da transcription'da olabilir. Bunu durdurur. Substitution'da ama sadece oradaki kodonu ya da oradaki bazı etkilediği için sorun olmaz. Eğer uygun olan dizin devam ederse orada tek bir tane kodonda sorun çıkıp devam edebilir translation. O yüzden o kadar problemli olmuyor. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz.
Kardiyovirüslerde korunmuş çerçeve kayması bölgesinin ana işlevi hakkında ne biliniyor? Orada translation normal reading frame'de duruyor ve de -1 reading frame'e geçince yine bu structural ve replicator proteinlerin sentezini sağlayan bir şey. Normalde mesela translation'ın orada durması için stop read through denen bir mekanizma da var. Kardiyovirüslerin bu EMCV denilen özel tipinde o kullanılmıyor. Ama başka virüslerde 2A'dan sonra hemen 2B protein içerisinde bu stop codon read through da oluyor. Ve orada direct translation zero frame'de duruyor. Bu önemli virüs için. Kardiyovirüslerde de 2A proteinin normal fonksiyonu birçok fonksiyonu var. Multifonksiyonel bir protein. Bir tanesi de frameshifting regüle etmek. Aynı zamanda apoptozu da engellediği biliniyor. Cap dependent initiation'ı da etkilediği biliniyor. Umarım açıklama yeterli olmuştur. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Ayrıca değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm katılımcılarımız adına çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür ederim Ebru. Devamında başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağlıklı günler hocam. Size de. Saat 14.30'da mRNA aşıları konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Mustafa Diken hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz. Bioinfocongress II. Doktor Mustafa Diken. mRNA aşıları. Doktor Mustafa Diken, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, doktora eğitimini Johannes Gutenberg Üniversitesi Tümör İmmünolojisi üzerine tamamlamıştır. Çalışmaların odak noktaları, antijen kodlayıcı, mRNA'ya dayalı kanser aşıları ve immünomodülatör mekanizmaların kanser terapisiyle ilişkisidir.
Şu anda Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainstream Translasyonel Onkoloji İmmünoterapi Geliştirme Merkezi'nde müdür yardımcısı ve Biontech RNA İlaç Şirketi'nde İmmünoterapi bölümünde başkan yardımcısı, aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği'nde bilimsel program direktörü olarak görev almaktadır. Bioinfocongress II. Dr. Mustafa Diken. mRNA Vaccines. Dr. Mustafa Diken achieved his bachelor's degree at Middle East Technical University, Molecular Biology and Genetics, and his PhD at Johannes Gutenberg University in Mainz about tumor immunology. His research focuses on novel cancer vaccines based on antigen encoding messenger RNA and immunomodulatory mechanisms of cancer immunotherapy. Now, he works at Johannes Gutenberg University at Tron Translational Oncology, Deputy Director of Immunotherapy Development, Vice President of Vaccines and Immunology at Biontech. Also, he is the Scientific Director of the Association for Cancer Immunotherapy, CIMT.
Sayın Doktor Mustafa Diken ve değerli katılımcılarımız, Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün mRNA aşıları konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüz olacaktır. Mustafa Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Tabii hocam, çok iyi duyuyoruz. Tamam. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Tabii ki teşekkür ediyorum davetiniz için. Bugün mRNA aşılarından bahsedeceğim sizlere. Ona geçmeden önce biraz Mainz'dan bahsetmek istiyorum. Mainz, Johannes Gutenberg'in matbaayı bulduğu şehir. Daha önce Gutenberg ile ünlüyken şu an geçmiş 2 yıldan itibaren Biontech ile de tekrar ün kazanmış bir şirket. Mainz'da büyük bir üniversitemiz var. Aynı zamanda büyük bir bölgeye hizmet eden tıp fakültemiz var. Benim de içinde olduğum bir kanser immünoterapisiyle ilgili bir vakfımız var. Biz de aynı sizler gibi büyük ölçekte kongreler düzenliyoruz Mainz'da kanser immünoterapisi için. Kar amacı gütmeyen bir grup. Bunun yanı sıra Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu bir araştırma enstitümüz var, TRON, ve yine onların kurduğu, şu an herkesin bildiği Biontech şirketimiz var. Ben bunların üçünde de görev yapmaktayım farklı alanlarda. RNA'ya gelecek olursam, RNA gerçekten çok farklı amaçlarla kullanılabilecek bir format. Biz RNA'yı hem kanser immünoterapileri için hem bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı ya da alerji tolerizasyonu ya da otoimmüniteye karşı kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra vücutta olmayan ya da yanlış üretilen, yeteri kadar üretilmeyen proteinlerin tekrar geri konulmasına da RNA'yı kullanabiliyoruz. Genom mühendisliği için RNA'yı kullanabiliyoruz. Bütün bu genom mühendisliğine kullanılan enzimleri RNA olarak kodlayabiliyoruz. Aynı zamanda kök hücre tedavileri ve kök hücrelerin dönüştürülmesi için transkripsiyon faktörlerini RNA olarak kullanabiliyoruz. Bunların haricinde başka tabii ki şu an yeni kullanım alanları da oluşmakta her gün RNA için. RNA aşıları temel olarak nedir? Biz RNA'yı immünotranskripsiyon adı verdiğimiz tamamen hücre gerekmeyen bir reaksiyon sonucu oluşuyoruz. Bu reaksiyon içinde bir linerize ettiğimiz bir plazmitimiz var. Burada antijenimizi klonluyoruz. T7 promoter'ımız var ve RNA polimerazla beraber immünotranskripsiyon sonucunda RNA'yı 2 saat gibi kısa bir sürede elde edebiliyoruz. Bahsettiğim üzere RNA'yı gerçekten hem laboratuvar ortamında hem de daha sonra insanda kullanmak için GMP ortamında kolaylıkla oluşturup kullanabiliyoruz. Aynı zamanda RNA'nın istediğimiz bölgesini, daha sonra değineceğim, değiştirebiliyoruz standart klonlama yöntemleriyle. DNA aşıları ya da viral aşılardan aksine RNA'nın genoma entegre olma gibi bir durumu yok. Kendisinin bir yarı ömrü var, bundan sonra parçalanarak vücuttaki ya da hücrelerdeki diğer RNA'lar gibi yok oluyor. Peptit aşılarından farklı olarak hastanın HLA tipini bilmemize gerek yok. Biz RNA ile bütün proteini kodlayarak farklı HLA'lara sahip hastalarda kullanabiliyoruz. Aynı zamanda RNA bağışıklık sistemini aktive ediyor kendi başına ve tekrardan aşılar için kullanılan adjuvant adını verdiğimiz moleküllere ihtiyacımız yok. RNA ile beraber tek bir molekülle hem antijen informasyonunu, bilgisini veriyoruz hücrelere, hem de onları aktive edebiliyoruz. Detaylara girmeyeceğim. Geçmiş 20 yılda biz farklı bölgelerini RNA'nın optimize ettik. Bunların içinde cap kısmı, başında ve sonundaki transle olmayan fakat RNA'nın stabilitesini sağlayan bölgeler. Polyağ kuyruğu dediğimiz hem translasyonda hem de yine tekrar stabilitesinin önemli olan bölgelerin hepsini optimize ettik. Aynı zamanda kodladığımız antijende de farklı sekanslar kullanarak MHC sınıf 1 ve 2 üzerinde RNA'nın kodladığı antijenlerin en iyi şekilde sunulmasını sağladık. RNA'nın ömrü nasıl hücrede? Öncelikle RNA naif bir molekül. Eğer tek başına verilirse hücre dışındaki RNA'lar tarafından yok edilebiliyor çok kolaylıkla, ama hücreye girdikten sonra endozomlardan kaçarak
vücuttaki ya da hücredeki diğer herhangi bir RNA gibi ribozomlarla translate edilip oluşan proteinde bahsettiğim sınıf 1 ve sınıf 2 sunumuyla tekrar parçalanarak T hücrelerinin aktivasyonu için kullanılabiliyor. Aynı zamanda RNA'yı dışarıya da verebiliyoruz. Böylece B hücrelerinin aktivasyonunu da sağlayabiliyoruz. Genellikle RNA önceden hastadan alınan hücrelere RNA dışarıda verilerek, laboratuvar ortamında verilerek bu hücrelerin tekrar hastaya geri verilmesiyle oluşturuyorlardı. Biz ama baştan beri RNA'yı biz nasıl direkt olarak verebiliriz diye düşündük 2000'li yılların başından itibaren ve hem intranodal yani lenf düğümlerinin içine ya da intravenöz olarak RNA'yı verme yollarını araştırdık. Burada vereceğim örnek eski çalışmalarımızdan RNA'yı farelerin lenf düğümlerine enjekte ediyoruz. Neden lenf düğümleri? Çünkü lenf düğümlerinde bağışıklık sisteminin antijenleri sunan hücreleri var ve biz bunların RNA'yı almasını sağlıyoruz. Burada grafiklerde gördüğünüz T hücrelerinin, CD8 T hücrelerinin çoğalması RNA aşısı sonucunda antijen spesifik olarak. Ve burada gördüğünüz gibi sadece intranodal enjeksiyonla bunlar çoğaltılabiliyor. Subkutan, intradermal ya da lenf düğümünün yanına bile enjekte etsek burada çıplak bir şekilde RNA'yı veriyoruz. Hiçbir şekilde T hücreleri çoğalmıyor. Burada da tabii ki lenf düğümünde hızlı bir şekilde alındığını görüyoruz RNA'nın dendritik hücrelerin olduğu bölgelerde ve aynı zamanda bir dendritik hücre markırı olan CD11B ile de beraber boyanıyor. Burada RNA'mız kırmızı renkte ve lenf düğümündeki dağılımını görebiliyoruz. Başta bahsettiğim üzere RNA dendritik hücrelerin üzerindeki aktivasyon moleküllerini ekspresyonunu artırıyor, onları aktive ediyor ve bunlar belli hücre içi reseptörlerle sayesinde oluyor. Bu hücre içi reseptörlerin MID88 ya da TRIF gibi reseptörler olmadığı zaman bu aktivasyon azaldığını görüyoruz. Yine baktığımız zaman hızlı bir şekilde RNA ve doza bağlı olarak bir sinyal artışı var. Burada luciferazı kodlayan bir RNA kullanarak oluşan proteinin aktivitesini ölçebiliyoruz. Yine aynı şekilde RNA'nın hücrelere alımı aktif bir mekanizma ile oluşuyor. Bu 37 derecede yüksekken 22 derecede 4 derecede tamamen minimize olmuş durumda ve çok hızlı bir şekilde RNA'nın ekspresi olduğunu, hücreye alınıp ekspresi olduğunu görebiliyoruz. Burada 8 dakika sonra bile hücre alımından luciferazı biz görebiliyoruz güzel bir şekilde. Elektroporasyonla karşılaştığımızda yine RNA'nın normal alımı da gayet hızlı bir şekilde hücreye yarar sağlayabiliyor. RNA'nın hücreye alım mekanizmasına baktığımızda makropinostoz mekanizması alındığını görebiliyoruz. Burada RNA'nın burada görüyorsunuz kırmızı şekilde yeşil olarak alınan ve makropinostoz alındığı bilinen dekstran molekülle beraber kolekülizasyon gösterdiğini görüyoruz ve aynı zamanda biz makropinostoz inhibitörlerini kullandığımızda alınan hücrenin içine alınan RNA'nın azaldığını görebiliyoruz kontrollere karşı. Burada da aynı şekilde grafiker olarak grafikle gösterebilirim. Tabii bunlar lenf düğümlerinin enjeksiyonu ne kadar güzel de olsa sadece bir lenf düğümünü biz burada hedefleyebiliyoruz. Bizim asıl amacımız gerçekten sistemik bir şekilde RNA'yı nasıl verebiliriz? Bunun için de kanser araştırmaları için öncelikle RNA'yı tabii ki korumamız lazım. Çıplak olarak verdiğimizde RNA hemen degrade olacak. Aynı zamanda yine bu dendritik hücre dediğimiz hücrelere bunun erişimi lazım. Çünkü dendritik hücreler daha sonra bu RNA'nın kodladığı antijenleri T hücrelerine sunacak ve aynı zamanda aşı geliştiricisi olarak kanser aşıları için bir kansere ya da tümöre karşı bir T hücresi cevabı oluşturmamız lazım. Bunun için de biz RNA'yı lipozomlarla birleştirerek lipoplex adını verdiğimiz yapıları oluşturduk. Ve daha sonra farelerde denemeye aldık. Bahsettiğim üzere RNA'yı ben çıplak olarak intravenöz damardan verdiğimde hiçbir şekilde luciferaz sinyalini göremiyorum. Fakat RNA'yı lipozomlarla farklı şekilde komplekslediğimde burada net yük pozitif olduğunda ya da yük negatif olduğunda, bu arada RNA negatif yüklü ve lipozomlar pozitif yüklü, farklı bir biyodistribüsyon görüyorum. Ne kadar negatif yüke doğru gidersem o kadar daha çok dalakta RNA'yı görebiliyorum. Dalak bir bağışıklık sistemi organı bizim için önemli. Aynı zamanda bu negatif yükte hem lenf düğümlerinde, farklı lenf düğümlerinde hem de kemik iliğinde RNA'nın ekspresyonunu görüyoruz. Bu bizim için iyi bir şey çünkü bunu kullanarak RNA'yı buradaki
bağışıklık sistemi hücrelerine, yani özellikle dendrit hücrelere verebilirim. Burada baktığımızda özellikle dalakta RNA yine dalakta dendrit hücrelerle beraber kolokalize olduğunu görüyorum. Aynı zamanda dendrit hücreleri transgen bir fare modelinde yok ettiğimizde dalaktan gelen sinyalin signifikant bir şekilde azaldığını görebiliyoruz. Başka bir testte de EGFP proteini kodlayan RNA'ları hücrelere verip flow cytometri ile baktığımızda yine dendritik hücrelerin RNA'yı aldığını görüyoruz. Makrofajlar ve diğer hücreler daha azalıyorlar. Yine bir makropinostoz inhibitörü kullanarak RNA'nın intravenöz verildiğinde lipoplekslerle de yine makropinostozla alındığını göstermiş olduk geçmiş çalışmalarımızda. Ve daha sonra acaba biz RNA'yı daha nasıl karakterize edebiliriz bu lipopleksleri diye gösterdiğimizde değişik sitokinlere baktık. Bunların birisi interferon alfa. Interferon alfa aynı zamanda kanser tedavisinde kullanılan bir molekül. RNA lipopleksinin interferon alfa salgısına neden olduğunu gördük ve lipozomlar tek başına bunu yapmıyor. Tamamen bu RNA'dan gelen bir şey. Yine daha önceki deneyler gibi toll-like reseptör 7'yi olmayan knockout farelerde bu interferon alfanın azaldığını gördük. Baktığımız zaman da interferon alfa daha çok plazmasaitoid dendritik seller ve dendritik hücreler ve makrofajlar tarafından sentezleniyor ve bunların deplete olması interferon alfa sinyalini azaltıyor. Yine intranodalde gördüğümüz gibi, lenf düğümü enjeksiyonlarında gördüğümüz gibi intravenöz enjeksiyonda da dendritik hücrelerin aktif olduğunu görüyoruz. Burada yalnız sadece dendritik hücreler değil, diğer dalaktaki diğer hücreler, natural killer hücreler, B hücreleri ve T hücreleri de aktif oluyor. Bunun sebebi de interferon alfanın salgılanması. Daha sonra T hücrelerini acaba biz gerçekten aktif edip onların antijene özgü bir şekilde çoğalmasını bakmak için farklı model sistemler kullandık. Bunların birisi GP70 antijeni. GP70 antijeniyle fareleri immünize ettiğimizde T hücrelerinin yüksek sayıda çoğaldığını gördük. Burada baktığınız zaman yaklaşık faredeki CD8 T hücrelerinin yarısı bu antijene özgü duruma geliyor. Ve bunlar farklı toksisiteler gösterebiliyor ve hedef hücreleri öldürebiliyorlar. Aynı zamanda enteresan bir şekilde bu T hücrelerini biz interferon alfa'yı bloke ederek çoğalttığımızda RNA ile bunların T hücrelerinin öldürmesinde önemli roller üstlenen interferon gamma ve granzan 1 gibi molekülleri sentezlemediğini gördük. Bu yüzden interferon alfa gerçekten önemli. Bizim sağlıklı ve etkin T hücreleri çoğaltabilmemiz için RNA aşılarıyla. Tekrar şu an başka aşılarda da bahsediyoruz. Yani bu hafıza hücresi oluşumunda da RNA aşıları gerçekten önemli. Burada biz fareleri buradaki gibi immünize edip daha sonra yaklaşık 60 gün bekleyip daha sonra tekrar aşıladığımızda bu T hücrelerin oluşturduğumuz T hücrelerin tekrar çoğalabildiğini görüyoruz. Bu da hafıza hücrelerinin oluştuğunu gösteriyor bize. Tabii ki aşı geliştiricisi olarak en önemli şey bizim için tümöre karşı olan etkinlik. Bunun için de farklı tümör modelleri kullandık farede. Bunlardan birisi TC1, insandaki baş boyun kanserine tekabül eden bir model. Burada bu grafiklerde her bir çizgi bir faredeki tümörün zaman ekseninde büyümesini gösteriyor. Kontrol farelerinde hepsi büyürken farklı bir tümörde olmayan bir antijenle immünize ettiğimiz fareler tekrar büyüyorlar. Hiçbir etkisi yok. Fakat tümör tarafından ekspresi olan E6 ve E7 viral proteinlerini RNA aşısı kullanarak tümöre verdiğimizde, yani burada 7 gün sonra, yani tümörden 7 gün sonra ya da tümörden 10 gün sonra verdiğimizde tümörlerin tamamen küçüldüğünü görebiliyoruz. Yine başka bir model, melanoma modeli, cilt kanseri modeli farede akciğerlere metastaz eden bir model. Burada da hem grafiğe hem resimlere baktığımızda kontrol farelerde ya da tümörde olmayan bir antijenle immünize edilmiş farelerde tümör tamamen akciğerleri sarmış durumda. Burada tümör melanin sentezlediği için tümör siyah renkte görebiliyoruz. Fakat tümörde olan bir TRP1 adını verdiğimiz bir antijenle fareleri immünize ettiğimizde tümör tamamen yok olmuş durumda. Yine başka bir model CT26 dediğimiz bir kolon karsinoma modeli, onun akciğere metastaz modelini gösteriyoruz. Burada tümörlerimiz luciferaz ekspresi ediyor. Biz bunları daha kolay gözlemleyebilelim diye. Zamanla tümörlerin akciğerde mutlu şekilde büyüdüğünü görüyorsunuz kontrol farelerinde. Fakat biz RNA aşımızla geldiğimizde ve fareleri immünize ettiğimizde bu tümörler artık büyümüyor ve tedavi etmiş oluyoruz bu hayvanları.
Yine aynı şekilde baktığımızda burada akciğerleri siyah görüyoruz. Tümörden dolayı değil. Bu sefer tümörlerimiz beyaz ve daha iyi görebilmek için tümörlerimizi akciğerleri siyah boyuyoruz ve tümörleri burada görebilirsiniz beyaz şekilde. Daha önceden bahsetmiştim. Interferon alfayı bloke ettiğimizde T hücrelerinin çok iyi çalışmadığını ve burada da bunu görebiliyorsunuz. Bloke olmayan farelerde akciğerler tamamen temizken bloke olan farelerde T hücreleri olmasına rağmen akciğerlerimizde tümör görüyoruz. Yine RNA'yı başka terapilerle kombine ettik RNA aşılarını. Burada radyoterapiyle kombinasyonunu görüyorsunuz. Burada RNA normalde çok etkin olduğu için RNA aşıları sadece tek bir doz RNA aşısıyla yapıyoruz ve tek doz burada tümörde bir yavaşlamaya yol açsa da kontrole göre tekrar tümörler büyüyor. Radyasyon tedavisinde de belli bir 10 günlük bir stabilizasyondan sonra tümörler tekrar büyüyor. Fakat biz bu iki tedavi yani RNA aşılarını ve radyasyonu kombinlediğimizde bütün tümörlerin yok olduğunu görebiliyoruz. Yine benzer bir şekilde bu sol tarafta bütün farelerin ortalamasını görürken sağ tarafa bakalım isterseniz. Tek tek farelere baktığımızda RNA aşılarıyla kemoterapinin kombinasyonunun yine tek ajanlara göre çok daha fazla efektif olduğunu görebiliyoruz. Burada başka gözlemlediğimiz önemli bir şey ise biz farelerde aşıdan sonra özellikle tümöre özgü aşıyı alan farelerin tümörlerinde PDL1 dediğimiz checkpoint inhibitörü bir molekülün yüksek oranda sentezlendiğini gördük. Yani bu tümörün bağışıklık sistemine karşı geliştirdiği bir mekanizma. T hücrelerindeki reseptörlere bağlanarak bu molekül onları yavaşlatıyor ve etkisiz hale getiriyor. Tümör tarafından sentezlenip prezente ediliyor. Buna karşı bir antikoru kullanarak tedavinin etkinliğini %75'lere kadar çıkardık bu çalışmada da. Ve bu kısmı özetleyecek olursam biz RNA lipoplekleriyle RNA'mızı değişik immünolojik organlara, dalak gibi, lenf düğümü ya da kemik iliği gibi organlara getirip orada dendritik hücrelerin bunları almasını ve RNA tarafından kodlanan antijenlerin T hücrelerine, CD8 ve CD4 hücrelerine sunulmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bağışıklık sistemini aktive ederek interferon alfa gibi molekülleri sentezleyerek bu T hücrelerinin tam bir fonksiyonel bir duruma gelmesini sağlıyoruz ve bu hücreler daha sonra tümöre giderek tümörü öldürüyorlar. BioNTech'le kolabore bir şekilde bunu daha sonra faz 1 klinik çalışmalarda denedik. Melanoma hastalarında 4 farklı antijen kullanarak hastaları farklı zamanlarda RNA aşılarıyla aşılayarak sonuçlara baktık. Burada aynen farelerde gördüğümüz gibi insanlarda da dalaktaki aktivitenin RNA sonucu arttığını gözlemledik. Yine farelerde olduğu gibi interferon alfanın hastalarda doza bağlı olarak ve transient bir şekilde artıp azaldığını gösterdik ve hastaların birçoğunda T hücresi cevabı gözlemledik. Buradaki her nokta bir T hücresini temsil ediyor farklı antijenlere karşı. Yine bir hastadan örnek verecek olursam bu hastada daha önceden checkpoint inhibitör bir antikor kullanılmış fakat bu antikor kullanıldığı sürece hastanın akciğer metastazı tamamen aynı kalırken aşıya başladıktan sonra kombine bir şekilde bu metastazların azaldığını görebiliyoruz. Yine birçok farklı hastalarda farklı T hücrelerinin çoğaldığını görebiliyoruz. Yine özellikle bu hastada T hücrelerini alıp hastadan aldığımız tümör hücreleriyle laboratuvar ortamında inkübe ettiğimizde bu hücrelerin tamamen tümör hücrelerini öldürme özelliğine sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani RNA aşıları gerçekten tümör hücrelerini öldürecek potansiyele sahip T hücreleri üretiyorlar. Yine biz bu RNA aşılarımızı kimerik antijen reseptör dediğimiz CAR tedavileriyle beraber kullanabiliyoruz. Buradaki amaçsa verilen CAR T hücrelerini RNA aşıları kullanarak çoğaltmak. Bunun için de yaptığımız şey bu sefer RNA CAR hücresini tanıdığı antijeni kodluyor ve bunu tanımasını gösterebiliyoruz burada ve aynı zamanda CAR T hücrelerinin farelere verdiğimizde normalde bir süre sonra yok olurlarken farklı immünizasyonlarla RNA ile aşıladığımızda bunların zamanla tekrar çoğaldığını görüyoruz ve toplamda çok daha fazla hücreyi tutmuş oluyoruz vücutta ve bu şekilde kanser hücreleriyle savaşı daha aktive edip
daha verimli hale getiriyoruz. Burada da örneklerini göreceksiniz. Eğer T hücrelerini T hücrelerini RNA'sız bir şekilde verirsem açık mavide çok bir etkisi yokken RNA ile kombinlersem, RNA aşılarıyla kombinlersem çok daha iyi bir terapotik bir indeks elde edebiliyoruz. Yani tümörler azalıyor. Burada da aynı şekilde başka bir modelde yine T hücreleri devam ederken ve T hücreleri aktivasyonlarını gösterirken tümörü tamamen yok edebiliyorlar. Normal kontrol hücrelerle karşılaştırdığımızda. Bizim başka bir uzmanlık alanımız ise kişiye özgü immünoterapiler ve kişiye özgü kanser aşıları. Normalde bildiğiniz üzere klasik tıpta hastalarda belli moleküllerin olup olmadığına bakıyoruz. Bunun en önemli örneklerinden birisi HER2/Neu ve Herceptin ilişkisi. HER2/Neu molekülü farklı meme kanserlerinde, hastalarında ekspresi oluyor ve bunun içinde bir Herceptin adı verdiğimiz bir şeyimiz var, ilacımız var. Eğer bu hastada bu yoksa bu ilacı kullanamıyor ve hastaların yaklaşık %20'sinde bu reseptör var. Böylece bütün hastalar yararlanamıyor belli terapilerden. Bizim amacımız burada hastaların mutasyonlarını belirleyerek, hastanın kendi tümörlerinin mutasyonunu belirleyerek onlara özgü, her hastaya özgü bir aşı yapmak. Bunun için de tabii ki gelişen teknolojiyi gösteriyoruz. Bazı entrepreneur'ler tabii ki bunun daha yapılamayacağını söylerken biz yaklaşık 2010'lu yılların başlarında başka daha eski entrepreneur'leri takip ederek bunu denememiz gerektiğini düşündük ve denemeye başladık. Ve bu denemeler sonucunda hem bizim grubumuz hem de diğer gruplar neoantijen adını verdiğimiz hastanın hastanın tümöründeki mutasyonlar sonucu oluşan yeni antijenler sayesinde farklı kanser immünoterapileri kullanabileceğini gösterdiler. Ve neoantijenler nedir? Tümör ve normal DNA'nın karşılaşması sonucunda elde ettiğimiz point mutasyonlar, farklı delesyonlar ya da insersyonlar, splice bölgesi mutasyonları ve aynı zamanda gen birleşimleri ve bunlar bağışıklık sistemi için yeni sekanslar yaratarak daha önce daha önce bağışıklık sisteminin görmediği yani tolere olmadığı ve aynı zamanda sadece tümöre özgü, çünkü bu mutasyonlar sadece tümörde var, tümöre özgü mutasyonlarla antijen yaratarak bağışıklık sistemini eğitmek için kullanabileceğimizi düşündük. Bunu da ilk başta farede denedik. Next Generation sekanslamayla bu mutasyonları bulup bunları priorize ettik ve farede immünize ederek farklı mutasyonlar bulduk. Burada bir tane örneğimiz mutasyon 30 dediğimiz bir mutasyon CD4 hücrelerine indükliyor. Burada farelere baktığımızda kontrol farelerde tümörler büyürken bu mutasyonu kodlayan RNA ile immünize ettiğimizde tamamen büyüme durmuş durumda. Yine başka bir örnek mutasyon 90 dediğimiz bir mutasyonla CT26 tümör hücrelerinde %60'ın üzerinde bir sağ kalım gözlemliyoruz. Yine bunu da radyasyonla birleştirdiğimizde çok daha etkin bir koruma sağlayabiliyoruz tümöre karşı. Bunların hepsi terapotik tümör deneyleri, yani önce tümörü veriyoruz ve daha sonra RNA aşılarını veriyoruz. Yine bunu da insanlara taşıdık Biontech'le beraber. Farklı mutasyonlar kodlayan, hasta özgü mutasyonlar kodlayan bir RNA zinciri yaratıp bunu ilk olarak lenf düğümlerinde verdik. Ve bu aslında bütün proses, tabii ki ayrıntıya girmeyeceğim. Size göstermek istedim. Sadece burada hastanın tümör örneği ve hastanın sağlıklı DNA'sını aldığımız kan örneği geliyor. Bunlar farklı aşamalardan geçerek biz kişiye özgü RNA aşımızı üretiyoruz. Şu an bunu 4 haftadan kısa bir sürede yapabiliyoruz. Hastaya özgü. Bununla ilgili yaptığımız klinik çalışmada da yine melanom hastalarında çok iyi bir güvenilirliğini gösterdik. Bir yan etkisi yok aşının. Aynı zamanda farklı hastalarda X80'inde 10 tane farklı antijenle immünize ettiğimizde bunların en az 3'üne karşı, bazı hastalarda hepsine karşı bağışıklık geliştirdik. Bunların bir kısmı de novo'ydu, yani daha önce hastada bu antijene karşı bir cevap yokken biz bunu oluşturduk. Bazılarında ise bu antijene karşı bir cevap varken biz bunu daha da arttırmış olduk. Burada baktığımızda klinik skorlara hastaların, burada her gördüğünüz kırmızı üçgen hastaların aşıdan önce yaşadığı metastazları gösterirken
aşıdan sonraki metastaz sayısında ciddi bir düşüş var. Buradaki yeşiller gösteriyor bunu ve burada da aynı şekilde bunun grafik olarak gösterimini görüyorsunuz. Bu hastalar yaklaşık 5 yıldan fazla uzun bir süredir takipte ve hala metastaz olmadan yaşıyorlar. Burada bu çalışmadan sonra şu an hem faz 1 ve hem faz 2'de hem kişiye özgü hem de dediğim bu lipoplekslerle daha ortak antijenlerin kullanılmasıyla yaptığımız değişik endikasyonlarda, farklı kanser türlerinde çalışmalar mevcut Biontech'te. Bunların bir kısmını kendimiz, bir kısmını Genentech'le yapıyoruz. Burada RNA'yı şu an kanserden sizi alarak aynı zamanda bağışıklık sisteminin sorun olduğu hastalıklarda nasıl kullanabiliriz? Yani otoimmün hastalıklarda nasıl kullanabiliriz diye söylemek istiyorum. Burada RNA'nın amacımız otoimmün hastalıklarda bazen T hücreleri kendi dokumuza zarar veriyor. Bunu önlemek için biz RNA'yı yine bağışıklık sistemini bir şekilde eğiterek ya da baskılayarak kullanmak istiyoruz. Fakat başta bahsettiğim üzere RNA bağışıklık sistemimizi aktive ediyordu. Bunu önlemek için ise RNA'yı farklı bir şekilde bir modifika ediyoruz. Bu Katalin Kariko'nun bulduğu bir metot. M1 pseudouridin molekülünü uridinle değiştirerek RNA'nın antijen kodlama özelliğini korurken bağışıklık sistemini aktive etme özelliğini elinden alıyoruz ve böylece dendrit hücreler bunu yine alıp lipoplekslerle T hücrelerine sunarken artık onları aktive eden diğer ko-reseptör dediğimiz reseptörleri kullanamadıkları için oluşan T hücreleri ya anerjik oluyorlar yani etkisizleşiyorlar ya regülatör T hücresi dediğimiz normalde bağışıklık sistemi cevaplarını baskılayan hücrelere dönüştürüyorlar ve bu hücrelerde aynı zamanda dokuya zarar veren efektör T hücrelerini durdurma özelliğine sahip. Bunu farelerde ilk başta yine denemeye başladık. RNA'mızı modifiye ettik. Buna biz non-immunojenik RNA diyoruz. Yeşil renkle gösterilmiş NI şeklinde. Daha önceden aşina olduğunuz grafikler dendritik hücreler ve diğer hücreler kırmızıyla gösteriyorum. İmmünojenik RNA yani normal RNA ile kanser için kullandığımız RNA ile immünize olduklarında, aldıklarında aktif olurken immünojenik olmayan RNA ile gördüklerinde aktif olmuyorlar ve aynı zamanda interferon alfa da tamamen yok oluyor. Bunun yanı sıra immünojenik olmayan RNA'da daha yüksek bir ekspresyon ve daha uzun süren bir ekspresyon görüyoruz. Bu hücreler aktif olmadıklarına daha sonra oluşan T hücrelerine baktığımızda kanserde biraz değinmiştim. Interferon alfa olmadığı için bu T hücreleri artık interferon gamma salgılamıyorlar. Bir T hücreleri oluşturuyoruz fakat salgılamıyoruz. Çünkü burada T hücrelerini görebiliyorsunuz. Hem immünojenik hem de immünojenik olmayan RNA'da ama interferon gamma yok. Böylece bu hücreler burada da görüyorsunuz farklı dozlarla yaptığımızda artık interferon alfa, interferon gamma, TNF alfa, GM-CSF, interleukin 6 gibi daha fazla inflamasyona neden olan ve daha fazla doku hasarına neden olan molekülleri artık salgılamıyorlar ve regülatör T hücrelerine dönüşüyorlar. Bunda bir yine farelerde multiple sklerozu temsil eden bir EAE modelinde test ettik. Burada da MOC antijenini kullanıyoruz. Hem MOC antijenini kullanarak hastalığı indükliyoruz. Burada MOC miyelin kılıfta olan bir molekül ve bu miyelin kılıfa karşı oluşan T hücreleri, CD4 T hücreleri gidip sinir sisteminde miyelin kılıfı etkileyerek farelerde paralize yol açıyor. Burada normal bir biz de bunu bir EAE score ile gözlemleyebiliyoruz. Burada daha sonra paralizin ne kadar arttığını görüyorsunuz normal hastalık hastalık sürecince. Biz burada immünojenik olmayan bir MOC RNA kodlayan MOC antijeni kodlayan RNA kullandığımızda tamamen bu hastalığın oluşmasını engelliyoruz. Yine hem beyinde hem de omurilikte bu T hücrelerinin salgıladığı moleküllere bakarsak non-immunojenik bir RNA ile immunojenik olmayan bir RNA ile farelere verdiğimizde bu interferon gamma gibi, interleukin 17 gibi moleküllerin çok az sentezlendiğini görebiliyoruz. Ve yine baktığımızda kontrol farelerde ya da farklı bir antijenle immünize edilmiş farelerde hastalık gelişirken grafikte gördüğünüz gibi miyelin kılıfta zarar oluşmuşken MOC antijeniyle immünize olan farelerde tamamen intact bir miyelin kılıf var. Yani böylece hastalığın oluşmasını engelliyoruz. Bu da aynı şekilde
özetleyecek olursam burada reaktif olan yani dokuya saldıran T hücrelerini RNA lipopleksleri kullanarak onları tekrar eğiterek ya onların ölümüne yol açıyoruz ya da onları tolerize ediyoruz. Farklı moleküller sentezliyorlar. Daha bağışıklık sistemini baskılayan moleküller ya da regülatör T hücrelere dönüştürüp onları başka efektörlerinde bloke ediyoruz. Regülatör T hücrelerin bağışıklık sistemini baskılama yeteneği sayesinde. Yine bunu da şu an klinik çalışmalarda kullanmak için biz çalışıyoruz Biontech'te. Son olarak değineceğim, bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Zaten hepimiz biliyoruz ve daha önce de dinlemişsinizdir zannedersem. RNA'yı aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar için kullanabiliyoruz. Bunun da en önemlisi SARS-CoV-2'ye karşı olan geliştirdiğimiz bir aşı. Uğur ve Özlem hocaları burada görüyorsunuz. Yaklaşık 10 ay boyunca büyük bir maraton sonucunda 10 ay içinde biz aşıyı tamamen virüsün genomunun sekanslanmasından başlayarak 10 ay içinde faz 3'te %95'e varan bir yeterlilikle aşıyı sentezlemiş ve dağıtımına başlamış olduk. Bu da şu an farklı, aynı zamanda bundan şevk alarak farklı aşılar için çalışıyoruz. RNA'yı hem tüberküloz, sıtma ya da başka HIV gibi hastalıklar içinde, AIDS gibi hastalıklar içinde RNA aşılarını şu an kullanmak için çalışıyoruz ve farklı hem klinikte hem klinik öncesi çalışmalarımız devam ediyor. Hem Tron'da hem Biontech'te. Burada noktalamak istiyorum. Sorunuz varsa zevkle alabilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz soru bölümüne geçebiliriz. Ekibimizin ve YouTube katılımcılarımızın aktardığı soruları size ileteceğim. İlk soruyla başlıyorum hocam. Seçilen neoantijenlerin kanser hücrelerinde sürekli mutasyon geçirmesiyle değişimi sonrası zaman içerisinde mRNA aşılarının etkisini azaltabilir mi? Evet, biz seçerken bunları öncelikle tek bir mutasyon seçmiyoruz. Yaklaşık 10 ya da 20 farklı mutasyon seçiyoruz. Ve daha sonra hastalardaki duruma göre farklı metastazlardan da örnek alarak bunlar acaba hala aynı mutasyonlar var mı yoksa yeni mutasyonlar mı oluşmuş diye bakıp daha sonra yine yeni mutasyonlarla aşılama imkanımız var. Yani amaç aslında bu kişiye özgü tedavilerde birine kanseri kronik bir hastalığa dönüştürmek, yani ölümün olmadığı fakat ölüm sayısının azaldığı fakat kronik bir şekilde kontrol altında tuttuğumuz bir hastalığa dönüştürmek ve bazı şu an geliştirdiğimiz algoritmalar kanser, yani tümörün vazgeçemeyeceği mutasyonlar üzerine de kuruluyor. Yani çok tümör o mutasyondan vazgeçtiğinde tabii ki kendisinin büyümesi ya da başka özellikleri de azalacağı için bunları yapmıyor. Tabii ki tümörün de buna karşı geliştirdiği belli taktikler var. Dediğim gibi PDL1 gibi molekülleri sentezlemeye başlıyor ve bunun için de biz aşımızı işte PDL1 inhibitörleriyle beraber kullanıyoruz klinikte ve bunun da etkisini görüyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumu alıp geçiyorum. Birden fazla etkin proteinlerin bulunduğu kanser türlerinde mRNA kokteyl aşıları tedavi için uygulanabilir mi? Evet, uyguluyoruz. Buradaki amaç gerçekten farklı RNA'lar kullanarak farklı antijenlere karşı T hücrelerini eğitip aynı zamanda tümörün bundan kaçmasını engellemek, yani kaçmasını minimize etmek ve etkin bir terapi sağlamak. Çünkü bu kullandığımız antijenlerin hepsi aynı oranda sentezlenmiyor ya da aynı oranda sunulmuyor tümör tarafından, fakat işin bağışıklık sisteminin aslında güzel yanı, bu tümörleri bir şekilde biz öldürdüğümüzde T hücreleriyle buradan tümörden çıkan diğer antijenleri, yani bizim aslında hedeflemediğimiz diğer antijenleri de yine bu dendritik hücre alarak lenf düğümlerinde başka T hücrelerine de sunup onları da yani farklı antijenlere özgü T hücrelerini de indükleyebiliyoruz. Bunu da gösterdik daha önce fare çalışmalarında. Bunlar da tekrar gidip tümöre saldırabiliyor. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda ise neoantijenlere karşı seçtiğiniz mRNA'ların cross reaktivitesini nasıl hesaplıyorsunuz? Buna göre ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ve bunun oranı nasıldır? Bu mutasyonlar sadece tümöre özgü. Tümörde var. Normal dokularda yok. Bu T hücrelerinin ilk insanlar, farelerde bunu gösterdik. T hücrelerini oluşturduktan sonra
mutasyona karşı olan sekans ya da mutasyon olmayan sekansa karşı etkinliklerini ölçtük. Çoğu zaman bunu göstermiyorlar. Sadece mutasyona etki gösteriyorlar ve vücudumuzda normalde o mutasyon olmayan kısmında karşı zaten bir tolerans var ve bu hücrelerin tekrar onlara sağlaması çok düşük bir ihtimal. Şu ana kadar da hastalarda yaklaşık 100'den fazla ya da 200'den fazla hastayı bu şekilde klinik çalışmalarımızda değerlendirdik ve şu ana kadar böyle bir şeye rastlamadık. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz YouTube katılımcımızdan. mRNA aşılarıyla kanser veya Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılan oldukça pahalı atezolizumab gibi moleküler antikorların vücutta üretilmesi sağlanamaz mı? Evet, sağlanabilir. Bunun için de çalışmalarımız var. PDL1'i yani ya da herhangi bir antikoru bu şekilde RNA kullanarak üretebiliriz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Klinik olmasa bile şu an klinik öncesi çalışmalarımız devam etmekte. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz yine YouTube'dan. Şubat ayında bir erişkin başlangıçlı stil hastasında mRNA aşısı ile ilgili bir rapor yayınlandı. Bu münferit vakaları bağışıklık ile ilgili hastalıklar bazında nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Şimdi o raporu bilmiyorum. O yüzden onun üzerine yorum yapamam ama tabii ki her aşıda olduğu gibi ya da her ilaçta olduğu gibi yan etkileri olacaktır. Buradaki bizim etki ve yan etkiyi ölçmemiz önemli. RNA'daki yan etkilerin çoğu geçici yan etkiler ve çok düşük yüzdelerde diğer aşılarla ya da diğer ilaçlarla karşılaştığımızda hala RNA aşıları güvenilir bir aşı olarak kabul ediliyor. Hem kanserde hem de bulaşıcı hastalıklarda özellikle SARS-CoV-2 aşısı milyar düzeyinde insanda test edildi ve çok düşük yan etkileri oluşturdu. Çünkü her insanın tabii ki bağışıklık sistemi ve diğer ilişkili hastalıkları farklı olduğundan bunları gözlemleyebiliyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda makine ve derin öğrenme yaklaşımları neoantijenlerin seçiminde nasıl bir avantaj sunabilir? Evet, bunların ikisini de kullanıyoruz. Öncelikle farklı algoritmalarımız var bu mutasyonları test etmek için. Mutasyonları, hadi şöyle söyleyeyim, bir anlamda kör bir şey var. Çünkü siz hastadan alıyorsunuz bu mutasyonları, bunun için bir aşı oluşturuyorsunuz ve daha önceden biz bunları ne kadar algoritmalarla tahmin etsek de gerçek zamanda gerçekte olanı bilemiyorsunuz. Bunun için hastalardan daha önce gösterdiğim üzere hastalarında gerçekten bu aşı sayesinde hangi antijenlere karşı bir cevap oluştuğunu gördüğümüzde bu oluşturan cevabı tekrar sisteme yükleyerek algoritmaları eğitiyoruz ve bir sonrakinde daha yüksek bir oranda nasıl bu tahminlerimizin doğru olacağını bulabiliyoruz. Şu an her hastayla beraber bu algoritmalar biraz daha iyileşiyor. Şu an yaklaşık verdiğimiz mutasyon içeren RNA aşılarının hastada bir cevap üretme olasılığı %60, %65'lerde. Yani her 10 tane mutasyonun 6'sına karşı biz bağışıklık cevabı üretebiliyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz YouTube katılımcımızdan. Doğal bağışıklığın RNA aşıları ile aktivasyonu sonrası için çalışmalar var mıdır? Doğal bağışıklıktan kasıt ne tam bilmiyorum. Ama tabii ki daha önce sizin bir bağışıklığınız varsa bunu RNA, daha T hücreleriniz ve B hücreleriniz oluşmuş demektir. Bunu da RNA aşısıyla beraber bir boost, yani bir hatırlatma dozu olarak kullanabilirsiniz tabii ki RNA aşılarını. Yani bu mesela SARS-CoV-2'de bunu kullanıyoruz. SARS-CoV-2 COVID'i geçiren hastalarda bunu geçirdiği için doğal bir bağışıklık oluşmuş oluyor. Ve daha sonra bu bağışıklığı biz tekrar RNA kullanarak arttırabiliyoruz ya da tazeleyebiliyoruz diyelim. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda mRNA aşılarının kişiye özgü geliştirilmesi senaryosunda maliyet sorunu nasıl aşılabilir? Her bireyin aşıya ulaşması için protokol hazırlanmakta mıdır? Evet, bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki daha maliyetli normal aşılara, normal tedavilere göre. Fakat burada da ürettiğimiz RNA çok az. Şu an bizim üzerinde çalıştığımız metotlar RNA'yı kişiye özgü bir şekilde tamamen robotlar kullanarak çok otomatize bir şekilde yapmak ve bunun sayesinde
üretimin maliyetini ciddi anlamda düşürmek. Tabii ki burada sadece bizim geliştirmemiz değil, aynı zamanda diğer regülatör kuruluşların, buna izin veren kuruluşların, aynı zamanda sağlık sisteminin de buna uygun hale getirmesi lazım. Bu konuda da farklı ülkelerde farklı sağlık kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz. Çünkü gelecek bu şekilde yapılacak. Yani tamamen kişiye özgü şeyler. Çünkü birçok tedavide gördüğümüz üzere hastaların çok az bir kısmı cevap verirken birçoğu cevap vermiyor. Çünkü ya o mutasyon hastada yok ya da o ilacın hedeflediği molekül hastada yok ve bu yüzden birçok hasta tedaviye hiç ulaşamıyor. Bunun da daha büyük kayıpları var ülkeler için ölüm nedeniyle. Hem maddi hem manevi kayıplar var. Bunu önüne geçmek için de her kişiye bir aşı hedefimiz. Teşekkürler hocam. YouTube katılımcımızdan bir sorumuz var. mRNA aşıları için lipoplex kullanımları yerine poliplex kullanımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Poliplexlerle de ilgili çalışmalarımız var. Lipoplexler, bizim elimizdeki lipoplexler, bizim geliştirdiğimiz lipoplexler gerçekten diğer organlara, özellikle karaciğer gibi organlara hiç gitmezken tamamen lenf düğümü, dalak ve kemik iliğine gidiyorlar. Poliplexlerde bizim kullandığımız en azından poliplexlerde çok biyodistribüsyonun çok temiz olmadığını görüyoruz. Farklı yerlere de özellikle karaciğer gibi yerlere de gidiyor. Biz bunu istemediğimiz için daha çok lipoplexler kullanıyoruz. Fakat poliplex kullanan gruplar da var. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorum da. Üretilen mRNA aşılarında nötralize edici antikor seviyesi önemli midir? Proteinden proteine veya mRNA aşısına göre bu antikor seviyesi değişmekte midir? Bu hastalıkla ilişkili bir şey. SARS-CoV-2'de nötralize antikor daha çok önemli. Bazı başka hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda T hücresi cevabı daha önemli. Nötralize antikorlar daha az önemli. Bu hastalıktan hastalığa değişiyor. Fakat biz RNA aşılarıyla hem nötralize edebilen antikor hem de T hücresi indükleyebiliyoruz. Tabii ki bunun seviyesi önemli. Ne kadar fazla nötralize antikorunuz olursa o kadar iyi nötralize edecektir virüsü ve bu aşamada RNA tabii ki farklı hastalıklar için de kullanılabiliyor. Şu an biz de bunu deniyoruz. Başka gruplarda hem bakteri hastalıkları hem farklı virütik hastalıklar için kullandı. Bunun tabii ki hastalığa bağlı olarak ne kadar sıklıkla aşılanacağı ve ne kadar hangi dozda aşılanacağı değişiyor. Bunun için de çalışmalar var, devam etmekte. Teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorum da YouTube katılımcımızdan. HIV virüsünün yaşaması için CD4 hücrelerine ihtiyacı var. Bağışıklık sistemimizde HIV virüsü enfeksiyonu sırasında çok da CD4 hücresi üretmektedir. Anlattığınız RNA aşıları gelecekte HIV için tedavi potansiyeline sahip. Evet, başka gruplar klinik öncesi çalışmalarda RNA aşılarının HIV'e karşı etkili olacağını gösterdiler. Drew Weissman grubu. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var. RNA aşıları sadece C4 ve CD8 hücrelerini de yapabiliyoruz. Aynı zamanda farklı antikorlar kodlayabiliyoruz. Virüsü nötralize eden antikorları da kodlayabiliyoruz. Bunların bir kombinasyonuyla HIV için bir aşı geliştirmek amacımız. Tabii ki kompleks bir virüs olduğu için ve bağışıklık sistemine direkt etki eden bir virüs olduğu için daha zor. Fakat bunun üzerine çalışıyoruz. Teşekkürler hocam cevabınız için. mRNA'nın stabil bir molekül ve hücreye giriş yapabilmesi için hangi kaplı moleküllerini kullanıyorsunuz ve içeriğindeki moleküller alerjik reaksiyonları tetikliyor mu? Bizim hem SARS-CoV-2 için hem de kanser için kullandığımız moleküller lipozomlar, lipoplexler ya da LNP dediğimiz lipid nanoparticle'lar. Bunlar daha önce insanda denenmiş ve güvenilirliği yani güvenilirliği tabii ki ispatlanmış moleküller. Bunları kullandığımızda şu ana kadar büyük alerjik reaksiyonlar gözlemlemedik. Tabii ki her yeni molekül için, daha önce insanda denenmemiş moleküller için farklı organizmalarda bunlar test edilerek toksisite çalışmaları yapılmakta ve bunun sonucunda insana gelmekte bunlar ve biz de kendi aşılarımızda insanda daha önce denenmesine rağmen RNA ile kompleksi olduklarında farklı bir yapı olacakları için toksisite çalışmalarında denedik ve bunların toksik olmadıklarını gösterdikten sonra insanda denemek için izin alabildik.
Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir sorumuz daha var YouTube'dan. RNA'nın protein üretimi üzerinde değiştirici etkisi düşünüldüğünde kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılımını engelleyen yeni sinyal yolakları, iyileştirici protein mekanizmaları kurulabilir mi? Bununla ilgili bir çalışmamız vardı. Biz RNA'yı ilk slaytta bahsettiğim üzere mesela herhangi bir histokinin sentezlenmesi, kodlanması için kullanabiliriz. Bununla ilgili olarak mesela bağışıklık sisteminde önemli olan ve tümörü direkt öldürebilen histokinleri RNA olarak direkt tümörün içine enjekte ederek tümörün küçülmesini sağlayabiliyoruz. Burada oluşan moleküller gidip farklı tümörün büyümesine sağlayan mekanizmaları bloke edebiliyor. Ve biz bu proteinleri, yani aklınıza gelen tümöre karşı bir proteini RNA olarak kodlayıp isterseniz bunu direkt hücrenin içinde kalacak şekilde yapabilirsiniz ya da daha sonra hücrelerin bunu sentezleyip başka hücrelere de efekte olmasını istiyorsanız o şekilde de RNA'yı değiştirerek mesela bir sekrasyon sinyali koyarak üreten hücrelerin bu proteini, RNA'nın kodladığı proteini, sizin istediğiniz RNA'nın proteinini tekrar salgılamasını da sağlayabiliyorsunuz. Onun klasik klonlama yöntemleriyle yapabiliyoruz. Teşekkürler hocam. Buna bağlı olarak paralel bir soru için nörodejeneratif hastalıklarda protein agregasyonları özellikle patolojilere sebep oluyor. mRNA aşılarıyla buna engel olunabilir mi bu proteinlerin daha az salınmasına? Bu konuyla ilgili bir çalışmamız yok. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Bunlar da kompleks hastalıklar. Tam olarak mekanizmalarını hala bilmediğimiz hastalıklar. Mekanizmalar bilinirse belki RNA için neler yapabiliriz diye düşünelim ama mekanizma bilmeden üretmemiz zor. O yüzden temel bilim konusunda daha çok araştırma yapmamız lazım bu hastalıklar. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda tek bir molekül ile hem antijen kodlanmasını hem de bağışıklık sistemini aktif edebilir miyiz? Evet, bu RNA ile bunu yapabiliyoruz. RNA antijeni kodlayan bir dizilime sahip, bir RNA dizilimine sahip. Bundan protein sentezleyebiliyoruz. Aynı zamanda RNA'nın içindeki uridinler bağışıklık sistemini, özellikle bağışıklık sisteminde bulunan ve normalde bağışıklık sisteminin virüsleri ya da bakterileri tanımak için kullandığı reseptörlere bağlanarak bunları aktive edebiliyor. Ve biz de burada bu avantajı kullanıyoruz. Çünkü tek bir molekülle ikisini de yapmış oluyoruz. Normalde peptit aşılarında ya da protein aşılarında hep ayrıca bir adjuvana ihtiyacınız var. Çünkü peptit tek başına bir antijen olarak görev görürken bağışıklık sistemini aktive edemiyor. Buradaki temel mantık şu, belki o kısım açık anlatmamış olabilirim. Sizin aşıdan iyi bir aşı üretmeniz için hem o antijeni bağışıklık sistemine sunmanız hem de bağışıklık sistemini iyi bir şekilde aktive etmeniz lazım. Çünkü normalde bağışıklık sistemi bunu tek başına sadece antijeni alırsa bunu bir tehlike olarak görmüyor ve normalde tolerizasyona yol açıyor, bu MS örneğinde verdiğim gibi. Fakat siz gerçekten sağlam bir bağışıklık cevabı oluşturmak istiyorsanız, aktif T hücreleri ya da etki eden antikor üreten B hücreleri oluşturmak istiyorsanız bu ikisini yapmanız lazım. Teşekkürler hocam. YouTube katılımcımızdan bir sorumuz var. Transkripsiyon faktörü beraberinde RNA modifikasyonları kontrol altına alınarak beyinde bulunan protein grupları düzenlenerek nöronal hastalık tabanlı patogenezlerin engellemesi mümkün. Evet, diğer soruyla benzer, yine evet. Cevabım da benzer olacak. Eğer moleküler mekanizmaları tam olarak bilebiliyorsak, o moleküler mekanizmaları önleyici, orada rol oynayan moleküllere karşı ya da onları üreten RNA'ları sentezlemek mümkün. Yani laboratuvarda herhangi bir protein için RNA'yı sentezleyebiliyoruz klasik klonlama yöntemleriyle. Buradaki tabii ki temel sorun demeyeyim ama challenge, yani İngilizcesi zorluk diyelim. Bu RNA'ları istediğiniz bölgeye vermek, yani bu beyin ya da başka bir yer için. Yani biz bunu bu RNA'ları belki karaciğere, akciğere ya da bu tür organlara kolaylıkla verebilirken beyne RNA'yı vermek çok kolay değil. En azından sistemik bir şekilde verdiğinizde kan beyin bariyeri yüzünden bunlar geçmiyor. Fakat belki farklı yollarla direkt beyne verilebilir. Bunun için farklı gruplar çalışmalar yapıyorlar. Fakat bizim bir çalışmamız yok bu konuda. Teşekkürler hocam.
Diğer bir sorumuz YouTube katılımcımızdan. Otoimmünite susturma için kullanılan yöntemde MHC class proteinlerden gen aktivasyon gibi bir mekanizma üzerinden mi ilerliyor? Buradaki amacımız illüstrasyonda gösterdiğim üzere MSC moleküllerinde bu RNA'nın kodladığı peptidi ya da antijeni, bu antijen bu durumda kendi antijenimiz, yani vücutta olan bir antijeni gösterip, ama bunu öyle bir şekilde gösteriyoruz ki dirençli hücreler aktif olmadığı için bunu tamamen toleransa yönelik gösteriyorlar ve buraya bağlanan CD4 hücreleri ya ölüyorlar ya regülatör T hücrelerine dönüşüyorlar ve bu şekilde bir bağışıklığı baskılayıcı bir yöntem gözlüyoruz. Fakat burada güzel olan kısım tabii ki klasik otoimmün hastalıklarda klasik kullanılan yöntemler bağışıklık sistemini tamamen baskılayıcı, işte steroid tarzı moleküller ve buradaki sıkıntımız şu: tabii ki siz o hastalığa karşı bir rahatlama sağlarken bağışıklığınız genel olarak düştüğü için başka hastalıklara daha açık kapı bırakmış oluyorsunuz. Buradaki amacımız gerçekten o hastalığa özgü antijene karşı olan bağışıklığı biz zayıflatıyoruz ya da baskılıyoruz. Diğer hastalıklara karşı bir sıkıntımız yok. Burada da makalemizde de gösterdik bunu. Bu MS için baskılayıcı aşı kullandığımız farelerde biz klasik bir influenza ya da grip ile ilgili bir bağışıklık cevabı oluşturmak istediğimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece o antijene karşı bir bağışıklık baskılayıcı bir yöntem oluşturmuş oluyoruz. Teşekkürler hocam. YouTube katılımcımızdan bir sorumuz var. Herhangi bir kanser tipine RNA-seq ile inceleyip yüksek ekspresi kanser markerlarını mRNA ile target etmek oldukça kullanışlı. Burada T sellerden kaçış sağlayan genleri mi, yoksa extravasation ile ilgili genleri mi target etmek daha öncelikli? Biz genelde antijenleri kullanarak kansere karşı savaşacak T hücrelerini oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra daha önceki soruda olduğu gibi siz kaçışı engelleyici molekülleri de kullanabilirsiniz RNA ile kodlayarak. Bunun için de yine bir sistemik bir şekilde RNA'yı vermeniz lazım. Burada genellikle karaciğere hedefleniyor RNA ve karaciğerde büyük oranda bir protein ekspresyonu olduğu için bu moleküller daha sonra sistemik bir şekilde dağılıp tümöre karşı etki edebiliyorlar. Ama T hücrelerindeki amaç kansere özgü antijenlere karşı T hücrelerini çoğaltmak ve aktive etmek. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Non-immünojenik RNA elde etmek için pseudouridin modifikasyonu mu yapılıyor? Orayı çok anlayamadım hocam, anlatırsanız. Evet, normal RNA'mızda uridin var. Bunu non-immünojenik RNA yapmak için pseudouridin ile değiştiriyoruz. Yani sentezleme reaksiyonuna uridin yerine pseudouridin koyarak RNA'daki bütün U'ları pseudouridinle değiştiriyoruz. Translasyonda bir sıkıntı yok, fakat pseudouridin olduğunda bunlar bu toll-like reseptör dediğimiz ya da başka sitozolik reseptörlere bağlanmayı engelliyorlar ve böylece biz aktivasyonu engellemiş oluyoruz. Bu da Katalin Karikó'nun bulduğu bir metot. mRNA aşısının ifadeliği arttırdığından yola çıkararak vücutta bulunan kronik bir hastalığı indirekt olarak tedavisine yardımcı olabilir mi? Bu hastalığa göre değişir. Zaten interferon alfa tabii ki kendisinin de etkisi var. Kansere karşı bir molekül olarak zaten tek başına da kullanılan bir molekül interferon alfa sitokini. Normal şartlarda evet kullanılabiliyor. Fakat bu interferon alfanın önemli olan kısmı, biz bunu çok hafif bir şekilde ve kısa bir dönem aralığında sentezliyoruz RNA ile. Uzun süre verildiğinde interferon alfanın da tabii ki her ilaç gibi yan etkileri olacaktır. Burada RNA ile biz bunun ekspresyonunu kontrol ederek kısa sürede yapabiliyoruz. Aynı zamanda siz interferon alfa kodlayan bir RNA da verebilirsiniz. Eğer interferon alfa istiyorsanız sadece. Bununla ilgili çalışmalar da var. RNA bu sefer interferon alfa genini kodladığımızda RNA ile interferon alfanın kendisini de bu şekilde ürettirebiliyorsunuz. Daha uzun süreli bir interferon alfa için. Teşekkürler hocam. YouTube'dan sorular seçiyorum. mRNA aşısıyla verdiğiniz RNA, mesela HIV gibi bir virüsün reverse transkriptazı gibi bir enzimle DNA yerleşmesi ve sürekli spike proteini üretilmesi mümkün mü? Bu sıklıkla sorulan bir soru. Bu RNA aşılarının genoma entegrasyonu yani çok düşük bir ihtimal. Reverse transkriptaz normal hücrelerde yok zaten ya da çok az ve
buradaki risk sizin herhangi bir hücre RNA'nızın, hücrenin içindeki RNA'nın reverse transkriptazda tekrar DNA'ya yerleşmesiyle aynı ihtimalle. Yani bu çok doğada çok düşük bir ihtimalle gözlenmiş. Normal hücrelerimizde zaten böyle bir reverse transkriptazla ilgili bizim özel bir enzimimiz yok. Tekrar RNA'yı entegre edecek şekilde. Aynı zamanda entegrasyon için tekrar farklı entegre moleküllerine de ihtiyacımız var. Bunlar bizim RNA'mızda yok. Teşekkürler hocam. Sanırım son sorumuzdu. Son kez kontrol ediyorum. Evet hocam, son sorumuzmuş. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bilgilerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Ben hem teşekkür kendi ederim. adıma hem de tüm katılımcılar adına sizleri aramızda görmekten dolayı çok mutluluk duyduk. Ben teşekkür ediyorum. Miles'dan selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hocam. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Saat 15.45'te İnsan Doku Mimarisi'nin 2 boyutlu transkriptomik çözülümü konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Ömer Bayraktar hocamız bizlerle olacaktır. Teşekkür ederiz.
2. Doktor Ömer Ali Bayraktar, İnsan Doku Mimarisi'nin 2 boyutlu transkriptomik çözülümü. Doktor Ömer Ali Bayraktar, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, doktora eğitimini Oregon Üniversitesi Biyoloji Bölümünde tamamlamıştır. Doktor Bayraktar, doktora sonrası David Rovich Laboratuvarı'nda tek hücreli gen ekspresyonunu ve nöral alt tiplerini yerinde haritalamak için büyük ölçekli bir uzaysal transkriptomik pipeline geliştirerek memeli serebral korteksin katmanları ve alanları boyunca astroglial hücrelerin heterojenliğini keşfetmiştir. 2018 yılında Wellcome Sanger Enstitüsü'nde hücresel genetik grup lideri olarak göreve başlayan Dr. Bayraktar'ın araştırma grubu, karmaşık dokular arasında hücre tiplerinin kapsamlı haritalandırılması için tek hücre ve uzaysal transkriptomik verilerini entegre etmek için yine hesaplama araçları geliştirmiştir. Şu anda insan dokusu mimarisini ölçekli haritalamak amacıyla deneysel ve hesaplamalı platformlar geliştirmek için Sanger ABI, yüksek verimli mekansal genomik ekibine liderlik etmektedir. Bioinfocongress II. Dr. Ömer Ali Bayraktar. Two-dimensional transcriptomic dissociation of human tissue architecture. Dr. Bayraktar is a neuroscientist interested in studying human brain development and disease. His technical interests are focused on high-throughput spatial genomics. Dr. Bayraktar was a postdoctoral fellow in David Rovich's lab, where he developed new spatial genomic pipelines for mapping large tissues and discovered astroglial layers in the cerebral cortex. Dr. Bayraktar started his research group in cellular genetics program at the Wellcome Sanger Institute in 2018. His group has developed new computational tools to integrate single-cell and spatial transcriptomics data for comprehensive mapping of cell types across complex tissues. Currently, Dr. Bayraktar is leading the Sanger EBI high-throughput spatial genomics team to develop experimental and computational platforms to map human tissue architecture at scale.
Sayın Doktor Ömer Ali Bayraktar ve değerli katılımcılarımız, Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün İnsan Doku Mimarisi'nin 2 boyutlu transkriptomik çözünürlüğü konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma metininde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Ömer Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif, merhaba. Merhaba hocam. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere katılmaktan çok hoşnutum. İlk önce Bioinfocongress öğrencilerine bu güzel organizasyonu bir araya geldikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten benden önceki videoları izlemekten çok hoşlandım. Bugün sizlere ben İngiltere'den bağlanıyorum. Görebildiğiniz gibi Wellcome Sanger Enstitüsü'nde bir araştırma grup lideriyim. Ve bugün sizlere ekibim ile birlikte üzerinde çalıştığımız insan doku mimarisi ve uzamsal transkriptomik araştırmalarımız hakkında bilgi vereceğim. Araştırma grubum temel olarak insan vücudundaki ve bilhassa sinir sistemindeki hücre tiplerinin çeşitliliği üzerine çalışıyor. İnsan vücudundaki her doku gerçekten sizin de takdir edebileceğiniz gibi ve bildiğiniz gibi inanılmaz bir hücre çeşitliliği üzerine inşa edilmiş durumda. Bu çeşitlilik hem sağlık ve hem hastalıklar esnasında vücudumuzun birçok karmaşık işlevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Mesela beynimizin ana hücreleri olan nöronlar çok fazla ve karmaşık alt hücre tiplerine ayrılmaktalar. Her bir ayrı tip bu ekranda görebileceğiniz gibi farklı morfolojilere sahip ve bu morfolojiler aynı zamanda farklı elektriksel özelliklere ve moleküler altyapılara eşleşmiş durumda. Nöronlara ek olarak beynimizde birçok glia hücre tipleri de var. Burada gösterdiğim astrositler, oligodendrositler ve mikroglia hücreleri nöronlar için çok önemli destek ve koruma gibi görevleri gerçekleştiriyorlar. Beynimizin farklı işlevleri ve birçok nörolojik hastalık esnasında gördüğümüz patolojiler bu beyin hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlere dayanıyor. Bu hücreler etkileşimlerin sağlıklı ve hastalıklı beyinde ne yaptığını anlamak için en başta beyin hücrelerini iyi bir şekilde karakterize etmemiz gerekiyor. Ama tahmin edeceğiniz gibi bu etkileşimler gerçekten çok karmaşık. Beyinde yüzlerce hücre alt tipinden bahsediyoruz ve her bir hücre alt tipinin kendine has bir moleküler altyapısı var. Şu anda araştırma grubumun başarmak istediği ana şeylerden bir tanesi yüksek verimli ya da high throughput diyebileceğimiz yaklaşımları kullanarak bu çok eşitli hücre tiplerinin biyolojini sağlık ve hastalıklı dokularda hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu yüksek çıktılı ya da yüksek verimli yaklaşımlardan ilki mümkün olduğunca çok fazla sayıda hücre tipinin biyolojisini aynı anda anlamak için kullandığımız tek hücre transkriptomik teknolojileri. Bu teknolojilerde ilk olarak örneğin insan beyni gibi karmaşık bir doku parçasındaki hücreler enzimatik ve mekanik yöntemler kullanılarak birbirinden ayrıştırılıyor ve farklı hücre tiplerini içeren bir smoothie tarzında bir hücre havuzu oluşturuluyor. Daha sonra her bir hücreyi izole edip transkriptomunu diziyoruz ki bu yöntemler de single cell RNA-seq olarak tanımlanıyor. Bundan sonrasında bioinformatik yöntemler ile bu transkriptom bilgisi üzerinden her bir hücre tipini ve bu hücre alt tiplerini belirleyebiliyoruz. Göreceğiniz gibi bu teknoloji doku hücrelerini farklı moleküler özelliklerine göre sınıflandırmak için gerçekten harika ve yüksek verimli bir yöntem. Ve bize bu hücrelerin işlevlerini anlamak için gerçekten harika bir başlangıç noktası sağlıyor. Ama tek hücre dizileme yöntemlerinin yapamadığı şeylerden bir tanesi bize bu hücrelerin doku üzerindeki konumları hakkında uzamsal veya spatial diyebileceğimiz bir şekilde bilgi vermek. Takdir edeceğiniz gibi hem beyinde hem de diğer organlarda hücre tipleri doku içerisinde rastgele konumlanmış değiller. Belli hücre tipleri organların belli spesifik bölgelerinde bayağı özel mikroçevreler içinde konumlanmış durumdalar ve bu mikroçevrelerdeki diğer hücrelerle belli başlı bir şekilde etkileşimdeler. O yüzden biz araştırmalarımızda tek hücre teknolojileri ile beraber son yıllarda geliştirilen uzamsal transkriptomik yöntemler kullanıyoruz.
Birazdan size anlatacağımız gibi bu uzamsal veya spatial transcriptomic diye adlandırılan teknolojiler doku içerisindeki hücre konumlarını yüksek çıktılı bir şekilde 2 veya 3 boyutlu olarak saptamamızı sağlıyor. Bu hücreleri doku içerisinde konumlandırdıktan sonra yapabileceğimiz çok verimli bir analiz de hücrelerin arasındaki etkileşimleri, yani komşu olduğunu bildiğimiz, aynı hücre konumlarında olduğunu bildiğimiz hücreler arasındaki etkileşimleri bioinformatik yöntemlerle yeniden yüksek çıktılı bir şekilde analiz etmek. Güncel uzamsal teknolojiler hücrelerin doku konumlarını aydınlatabilmek için birkaç tane farklı strateji uyguluyorlar. Bunları basitçe bir şekilde uzamsal RNA dizileme ya da spatial sequencing veya çoklu RNA protein görüntüleme ya da cyclic microscopy diye sınıflandırabiliriz. Konuşmam sırasında iki yöntem hakkında da size örnekler vereceğim. Benim araştırma ekibimde de dokuların uzamsal yapılarını çok yönlü bir şekilde incelemek istiyoruz. Ve bu çalışmalar sonunda çıkardığımız kapsamlı hücre atlaslarının ana özelliklerinden bir tanesi de kullanabileceğimiz tüm teknolojileri entegre bir şekilde uygulamak ve bu yöntemlerden hem doku yapısı ve fonksiyonu hem hastalık mekanizmaları ve sonunda böyle descriptive diye tarif edebileceğimiz çalışmaların doğrulanmasını sağlayabilmek. Bugün sizlere labımızdaki 3 tane projeden bahsedeceğim. İlk önce uzamsal transkriptomik datasından doku seviyesinde hücre atlasları çıkarmamızı sağlayan cell to location diye adlandırdığımız algoritmik modelimizi sunacağım. İkinci olarak size koronavirüs hastalığının derin analizini yapmak için bir araya getirdiğimiz uzamsal transkriptomik verileri ve cell to location yöntemini nasıl kullandığımızı anlatacağım. Ve sonuncu olarak tek hücre seviyesinde uzamsal transkripton analizini yapmamızı sağlayan çoklu RNA görüntüleme projelerimizden bahsedeceğim. İlk önce sizlere uzamsal transkripsiyon ve dizileme yöntemlerinin çalışma prensipleri hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Aslında belki çok karmaşık gibi gözüküyor ama temel olarak bu yöntem dokulardan konumsal olarak elde edilen RNA moleküllerinin yeni nesil dizilme teknolojileri kullanarak sekanslamasına dayanmakta. Bu amaç için kullanılan birkaç tane farklı teknikler var. Visium ya da SlideSeq teknolojileri özel olarak dizayn edilmiş microarray tarzında slaytları kullanmaya dayanıyorlar. Bu slaytların, array'lerin her farklı konumsal noktasında bu noktaları spot diye adlandırıyoruz. DNA oligonükleotit probları var. Her prob mRNA'ların poly A kuyruklarına bağlanacak şekilde tasarlanmış ve bunun üzerine her noktanın, her konumun, spotun önceden belirlenmiş pozisyonuna özel bir sekanslama barkodu da var. Bu çalışmalar esnasında dokudan alınmış 1 veya 2 hücre kalınlığındaki ince bir kesidi bu özel array'lerin ya da slaytların üzerine koyuyoruz. İlk önce dokuyu permeabilize edip onu geçirgen hale getiriyoruz. Geçirgen hale gelen dokudaki hücrelerde bulunan mRNA'lar bu hücrelerden salınıp array'lerin üzerinde bulunan barkodlu mRNA oligonükleotit problarına bağlanıyorlar. Ve sonunda bu mRNA'ya bağlı problar bir tüp içerisinde toplanıp yeni nesil dizileme yöntemiyle sekanslanıyorlar. Ve bahsettiğim konum spesifik barkodlar sayesinde dokuların uzamsal noktalarına geri haritalanabiliyorlar. Bu yöntem sadece hedeflenmiş genlerin değil, tüm transkriptomun yani neredeyse insan dokularında 18-20 bin tane genin sekanslanmasına olanak sağlıyor. Ve bunun üzerine standart histoloji ve moleküler biyoloji yöntemlerini kullanıyorlar. Yani birçok labın elinde geçebilecek, birçok laboratuvarda çalışabilecek olan teknikler. Ayrıca
karmaşık dokuları çalışmamız için önemli bir diğer avantaj da bu teknolojilerin resolution'larının hızlı gelişiyor olmasıdır. Örneğin 10x genomik firmasına ait olan ilk versiyonda her bir spot, her bir hücre doku konumu çapı 100 mikron iken, yani bu birçok fazla sayıda hücreye karşılık gelmekte. Günümüzde bu 50 mikrona kadar düşmüştür. Bu da her bir spotta sadece birkaç tane hücrenin olduğu anlamına gelmekte. Ve SlideSeq gibi daha da gelişmiş olan metotlarda ise spot çapı neredeyse 10 mikrona kadar düşmüş durumda. Ki de bu da size daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Bu uzamsal transkriptom dizleme yaklaşımının çözünürlüğü bizim için oldukça heyecan verici. Gördüğünüz gibi bu çözünürlük arttıkça neredeyse 2 veya 3 boyutlu şekilde dokuları tek hücre seviyesinde inceleyebiliyoruz. Ama şu andaki elimizdeki uzamsal transkriptomik teknolojilerinden gelen veri tek hücre seviyesinde değil. Bunun basit sebebi de dokularımızdaki hücrelerin uzamsal transkriptomik slaytlarında olduğu gibi düzenli alanlar, bu grid diye tarif edebileceğimiz alanlar içerisinde konumlanmış olmaması. Hem Visium teknolojisinde hem de SlideSeq teknolojisinde genelde her bir spot, her bir konum birden fazla hücreyi içeriyor. Ve bu spotlarla tek hücreler arasında ne yazık ki şu anda eşleşme yok. Bu nedenle her bir konuma karşılık gelen hücre tiplerinin miktarlarını anlayabilmek için özel biyoinformatik yöntemlere ihtiyacımız var. Bugün size ilk başta karmaşık dokularda bulunan hücre çiplerini doğru ve hassas bir şekilde doku üzerine haritalamak için Almanya'dan Oli Steigl ile beraber geliştirdiğimiz yeni bir biyoinformatik modelden bahsedeceğim. Cell to Location adını verdiğimiz bu model Bayes istatistik yöntemlerine dayanmakta ve tek hücre RNA dizilemesi ile uzamsal transkriptomu birleştirerek doku üzerinde her bir konuma karşılık gelen hücre tiplerinin dağılımını tahmin ediyor. Modelimiz ayrıca farklı dokularını belirlemek gibi daha karmaşık sorular sormamıza da olanak tanıyor ve bunun üzerine daha da karmaşık olan analizleri yapabiliyoruz. Mesela birbirlerine hücrede yakın olan komşu kolumlarda bulunan hücre tiplerinin birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini tahmin edebiliyoruz. Burada biraz sonra anlatacağım tüm çalışmalar çoğunlukla ekibimde doktor öğrencisi olan Vitali Kleshchevnikov tarafından gerçekleştirildi ve kısa bir süre önce de yayına kabul edildi. Bu Cell to Location modelinin nasıl çalıştığına kısaca bakacak olursak, modelimizde tek hücre RNA dizileme bilgisini sanki bir hücre tipi kataloğu, bir hücre tipi sözlüğü gibi kullanıyoruz. En başta hücre RNA dizileme referans verisinden tüm farklı hücre tiplerinin ortalama gen profillerini çıkarmaktayız. Uzamsal transkriptomik datasına baktığımızda her bir spot, her bir konum farklı hücrelerden gelen RNA kombinasyonlarını içermekte. Cell to Location'da her bir spotta bulunan bu RNA kombinasyonlarını tek hücre dizileme verisinden çıkardığımız referans gen profillerini kullanarak çözümlemeye çalışıyor. Ve sonuç olarak her bir doku konumundaki hücre tiplerini tahmin edebiliyoruz. Modelimiz biraz sonra size anlatacağım gibi kompleks doku analizini sağlıyor. Kompleks doku derken neden bahsediyoruz? Birçok dokuda neredeyse yüzlerce hücre tipi var ve birçok hücre tipi farklı işlevlere, görevlere özelleşmiş olan alt tiplere bölünmüş durumda. Cell to Location modeli de size göstereceğim gibi bu farklı böyle çok dallanmış olan hücre alt tiplerini hassas bir şekilde dokularda haritalamamıza olanak veriyor. Cell to Location'ın performansını test etmek için ilk önce gerçekten çok da kompleks bir doku olan fare beyninde başladık. Fare beyninde multimodal diyebileceğimiz bir veri seti oluşturduk.
bu dokuyu seçmekteki amacımız ilk önce beyin dokusunun çok sayıda farklı sinir hücre tiplerini içermesi ve farklı beyin bölgelerinde, anatomik olarak farklı olan beyin bölgelerinde bu hücrelerin konumlarının iyi karakterize edilmiş olmasıydı. Yani bu şekilde Cell Location'ın bize verdiği hücre konum tahminlerini iyi bir şekilde test edebiliyoruz. İlk olarak deneylerimizde fare beyninden tek çekirdek, tek nükleus seviyesinde bir RNA dizileme referansı oluşturduk. Kalın kesitlerden, bu da 200 mikron kalınlığında olan doku kesitlerine denk geliyor. Tek nükleus referans verisi, tek nükleusları izole edip her birinin RNA dizilemesini gerçekleştirdik. Bu referans verisi de bize her bir hücrenin gen ekspresyon profilini ortaya çıkardı. İkinci olarak dokudaki ince kesitleri, bunlar da neredeyse sadece bir ya da iki hücre kalınlığına gelen 10 mikron kalınlığındaki kesitler oluyor. Özel olarak tasarlanmış Visium uzamsal transkriptomik slaytları üzerine yerleştirdik. Burada da sağ tarafta da görebileceğiniz şey fare tarafından sağda gördüğünüz şuradan faremi görebiliyorsanız sağda gördüğünüz görüntü fare beyninden elde ettiğimiz doku kesitinin histolojik boyanması. Burada farklı doku bölgelerini manual olarak işaretledik. Ve buradan da görebileceğiniz gibi fare beyin dokusunda gerçekten çok fazla beyin bölgesi var ve her bölgenin de kendine ait farklı farklı hücre tipleri var. Bu fare beyin dokusuna birazcık daha yakından bakacak olursak, her bir hücrenin nükleosunu böyle farklı renklerde işaretlediğimiz bir şekilde görebilirsiniz. Bu görüntüde her büyük yuvarlak halka daha önceden bahsettiğim konum veya spotlara denk geliyor. Her birinde farklı bir tane uzamsal probe seti var. Yani her bu büyük yuvarlak nokta bizim Visium datasetimizde, veri setimizdeki bir tane data noktası. Ve biraz önce bahsettiğim gibi burada 10x firmasına ait olan 55 mikron çözünürlük sağlayan Visium teknolojisini kullanıyoruz. Ve bu görüntüden görebileceğimiz gibi her spot içerisinde ortalama neredeyse 8 tane hücre var. Ve bu hücre tiplerinin en başta hangi hücreler olduğunu bilmiyoruz. Ve bu cell to location'ı kullandığımızda ortaya çıkacak. Gördüğünüz slaytta sol tarafta en başta tek nükleus referansını gösteriyoruz. Bu şema üzerinde her bir küçük nokta bir tane hücrenin çekirdeğine, nükleusuna karşılık gelmekte. Bu küçük noktaların bir araya gelerek oluşturduğu farklı renkteki kümeler de her bir hücre alt tipine işaret etmekteler. Biz burada nöron ve glial hücrelerden oluşan neredeyse 59 tane farklı sinir hücre tipini biyoinformatik bir şekilde tanımladık. Bu hücre tiplerinin transkripsiyon gen profillerine dayanarak. Sağ tarafta da size cell to location'ın böyle nasıl çalıştığına dair kısa bir animasyon göstereceğim. Bu animasyonun başlangıcında bu solda gördüğünüz tek nükleus referansının oradan seçilmiş 6 tane hücre tipini farklı renklerde işaretlemiş durumdayız. Bu 6 tane hücre beyin dokusunda konumları iyi bilinen nöron ve glial alt tiplerine denk geliyorlar. Bunların konumları iyi bilindiği için bize cell to location'ın sonuçlarına bakıp kullandığımız yaklaşımın gerçekten iyi çalışıp çalışmadığını göstermek için iyi bir kontrol veriyorlar bize. Cell to location'ın çalışma esnasında en başta bu hücrelerin ortalama gen ekspresyonunu hesaplıyoruz. Size bahsettiğim bu referans gen profilleri. Ve bu bilgiyi temel olarak alarak Visium uzamsal datasında her hücrenin doku üzerindeki pozisyonunu ve her bir uzamsal konumdaki miktarlarını belirliyoruz. Bu miktarlara, bu uzamsal tahminlere hücre bazında baktığımızda beklediğimiz gibi bu nöron ve glial alt tipleri bilinen yerlerine, hücre bölgelerine, doku bölgelerine haritalanıyorlar. Özel olarak
bu nöron alt tipleri farklı farklı kortikal katmanlara, burada görebileceğiniz mavi ve beyaz ve de thalamus ve hipotalamusun farklı bölgelerine konumlanırken glial hücre örneği oligodendrositler beynin beyaz maddesine sarı olarak görebileceğimiz yerlere haritalanıyorlar. Böyle bir sonucu görebilmek bizim için gerçekten çok güzel. Çünkü beyinde konumları daha önce önceden bilinen hücreleri doğru beyin bölgelerine haritalayabileceğimizi söylüyor. Ama biraz önce size söylediğim gibi cell to location yönteminin asıl avantajı tek hücre referanslarında bulunan bütün hücreleri, sadece 6 tane değil ama yüzlerce, yani potansiyel olarak yüzlerce olan hücre tiplerini aynı anda doku üzerine konumlandırabilmesi. Şu anda geçtiğim slide'da da görebildiğimiz cell to location'ın bunu nasıl yüksek çıktılı, yüksek verimli bir şekilde yapabildiği. Sol tarafta gördüğünüz görüntü fare beyin dokusunun anatomisini ve histolojisini göstermekte. Ortada yaptığımız fare beyin bölgelerini otomatik bir şekilde cell to location'ın tahmin ettiği hücre miktarlarına göre nasıl tanımladığımızı gösteriyor. Burada biz her Visium spotunu 59 tane farklı hücre tipinin cell to location tarafından haritalanan kompozisyonlarına dayanarak farklı farklı bölgelere otomatik olarak kümeliyoruz. Sağ tarafta da bu otomatize edilmiş haritalama yaklaşımını kullanarak bu 29 tane farklı beyin bölgesini nasıl tanımladığımızı ve her beyin bölgesinin 59 tane hücre tipinden tek hücre referansında bulunan hangilerine sahip olduğunu gösteriyorsun. Bu yöntem ile gerçekten gördüğünüz gibi farklı beyin bölgelerine özgü farklı sinir hücre tiplerini belirleyebiliyoruz. Ve bunun dışında da farklı beyin bölgeleri arasında ortak olan hücre tipleri varsa bunlar da gözükebiliyor. Yani bu yaklaşımı kullanarak gerçekten çok karmaşık bir dokuyu neredeyse tamamen otomatik bir şekilde uzamsal anlamda hücre tiplerine ve beyin bölgelerine, doku bölgelerine bölebiliyoruz. Size biraz önce cell to location'ın dokulardaki farklı hücre alt tiplerini haritalamada gerçekten başarılı olduğunu söylemiştim. Bunu gösterebilmek için insan bağırsağındaki bağışıklık hücre çeşitliliği üzerine odaklandık. Bu analiz için insan bağırsaklarının tek hücre atlasını çıkartan Sanger'da komşumuz olan Sarah Teichmann'ın grubuyla bir işbirliği yaptık. Sarah'ın ekibinin geliştirdiği atlas, insan bağırsağında bulunan bağışıklık sistemine ait olan birçok alt hücreyi ki de burada görebileceğiniz gibi neredeyse 45 tane bağışıklık alt hücresine denk geliyor bu. Ve bunun yanına diğer bağışıklık sisteminin dışındaki hücrelerin kapsamlı bir haritasını bize veriyor. Bu atlası Oxford'da laboratuvarı bulunan Alison Simmons'ın takımından yayınlanmış olan insan bağırsağı uzamsal transkriptomik verisiyle birleştirdik. Cell to location vasıtasıyla. Bunu yaparkenki amacımız da bu bağırsak tek hücre referansındaki tüm bu hücre alt tiplerini alıp bağırsaklardaki bağışıklık hücrelerinin bulunduğu ikinci lenfoid organlarına düzgün bir şekilde haritalayamayacağımızı anlamaktı. Solda gösterdiğim görüntülerde en başta insan bağırsağının Visium slide'ı üzerinde histolojisini görüyorsunuz. Sadece histoloji görüntüsüne bakarak bile, hani hücrelerin nerede konsantre olduğuna bakarak bile bu lenfoid organları saptayabiliyoruz. Lenfoid organlar bağışıklık hücrelerin böyle çok sıkı bir şekilde kümelendiği, şurada gördüğünüz bu yuvarlak bölgeye kırmızı okla işaret edilmiş bölgeye denk geliyor. Ortada gördüğünüz cell to location'ın harita sonuçları. Bu lenfoid organına denk gelen hücre tiplerine baktığımızda bu ana
bağışıklık hücrelerinin burada konumlandırılabildiğini görüyoruz. Mesela cycling B hücreleri. Ve bu vasıtayla lenfoid hücrelerin alt tiplerinin doğru düzgün konumlandırılıp konumlandırılamayacağını anlayabileceğimiz bir tane referansa sahip olmuş oluyoruz. Burada gördüğünüz lenfoid organındaki bağışıklık alt hücrelerinin konumlanma sonuçları. Bunu yaptığımızda 19 tane hücre alt tipine odaklandık. Bu hücre alt tiplerini ya ayırt edilmesi çok kolay, kendilerine has bayağı çok fazla gen ekspres eden 6 tane hücre tipine ayırdık. Bunları mesela cycling B seller sağda görebilirsiniz. Ama bunun yanında da birbirleriyle çok fazla farkı olmayan, yani kendilerine has çok fazla gen göstermeyen yakın hücre alt tipleri de bulduk. Bunlardan bir tanesi mesela T follicular helper cells. Bunlar diğer T hücrelerinden çok farklı olmasalar da gerçekten dokuda çok önemli işlevlere sahipler. Yani diğer hücrelere çok yakın transkriptomlarla çok yakın bir diğer alt tiplerine çok yakın bir transkriptoma sahip olmalarına rağmen gerçekten çok özel fonksiyonlara sahipler. Cell to location'ın sonuçlarına bakarsanız gerçekten tüm hem ayrık hem de yakın hücre tiplerini hassas bir şekilde lenfoid organlarına haritalayabildiğini görüyorsunuz. Ve biz bu deneyi diğer biyoinformatik yöntemlerle, tek hücre ve uzamsal transkriptomi bir araya getirmeye çalışan diğer yöntemlerle yenilediğimizde diğer metotların genel olarak ayrık hücre tiplerini doğru bir şekilde konumlandırabildiğini ama birbirine yakın hücre alt tiplerinde bayağı zorlandığını görüyoruz. Bu gösterdiğim sonuçların üzerine Sanger Enstitüsü'ndeki diğer araştırma ekipleriyle işbirliği ile Cell to Location'ı şu ana dek biz birçok farklı insan dokusuna uygulamayı başardık. Size bahsettiğim bu hücre alt tiplerinden ötesinde ya da bu hücre alt tiplerini gerçekten çok farklı dokularda, çok farklı mimari yapılara olan sahip dokularda başarılı bir şekilde uygulayabildik. Burada birkaç tane örneği görebilirsiniz. Bu Cell to Location entegre yaklaşımıyla insan beyin dokusundan lenf düğümlerine ve insan bağırsağından insan üreme sistemine kadar birçok insan dokusuna nasıl uygulanabildiğini görmekten gerçekten çok mutluyuz. Cell to Location'ı gerçekten farklı dokulara uygulayıp bir sürü farklı hücre tipinin uzamsal olarak nasıl organize edildiğini ve etkileşip insan organlarının biyolojisini nasıl desteklediğine dair birçok projemiz var. Bu entegre yöntemi gerçekten bir sürü insan organına hem şu anda hem de gelecekte uygulamaktayız. Ama size ikinci bahsetmek istediğim bu yöntemin hastalık patolojisini nasıl derinlemesine bir şekilde de aydınlatabileceği. Bunun için size bahsetmek istediğim proje birçok labla beraber, İngiltere'deki birçok labla beraber başlattığımız koronavirüs immünoloji birliği içerisinde akciğerdeki COVID-19 patolojisini incelemeye başlamak. Sanırım çoğunuz artık koronavirüs hastalığının akciğere yol açtığı ciddi hasarı biliyorsunuz. Sadece standart histoloji teknikleri kullanarak ağır COVID'den dolayı hayatını kaybetmiş olan hastaların akciğer doku örneklerine baktığımızda gerçekten patologların ciddi alveolar hasarı diye tanımlandırdığı hasarı kolaylıkla görebilirsiniz. Bizim yapmak istediğimiz de bunun bir seviye ötesine gitmek. Bu patoloji bölgelerinde sadece histoloji teknikleri kullanarak değil de biraz önce bahsettiğim genomik teknikleri kullanarak hangi hücrelerin bir araya gelip patolojik mekanizmalara yol açtığını anlayabilmek. Özel olarak sorduğumuz sorulardan bazıları gerçekten patoloji bölgelerinde neler olup bittiğini anlayabilir miyiz? Ve bu bölgelerde yoğunlaşan bağışıklık hücrelerini tanımlayabilir miyiz? Bu hücre
tipleri arasında, bağışıklık alt hücre tipleri arasındaki patolojik hücre sinyallerini deşifre edebilir miyiz? Ve bunları yararlı biyobelirteçler olarak, biomarkerlar olarak ve terapi hedefleri belirlemek için kullanabilir miyiz? Bugün size spesifik olarak bahsetmek istediğim patolojilerden bir tanesi alveolar hasarın farklı aşamaları. Şu anda gördüğünüz 3 tane görüntü beraber çalıştığımız patologlar tarafından tanımlanmış olan sağlıklı alveolden farklı alveol hasarın seviyelerine denk geliyor. En başta baktığımızda koronavirüs hastalarından yine bu ciddi hastalıktan dolayı vefat etmiş olan insanlarda bazı akciğer bölgelerinde korunmuş, neredeyse sağlıklı gibi gözüken alveolar olduğunu görebilirsiniz. Alveolar hasarın erken safhalarında, ki biz bunu akut ya da eksudatif diffuse alveolar damage olarak tanımlıyoruz. Belli başlı histolojik belirteçlerin ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Mesela hiyalin membranlar. Ve bu hasar arttıkça farklı hücresel işlemlerin, doku işlemlerinin, patoloji mekanizmalarının tetiklendiği ortada. Mesela bu hasarın geç noktalarında, ki bu noktada hastalar gerçekten neredeyse tedavi edilemez noktaya geliyorlar. Organize olan alveol hasarı, proliferatif ya da çoğalan olarak da tanımlanabiliyor. Gerçekten çok farklı. Bu gördüğünüz birçok patoloji safhası, korunmuştan eksüdatife ya da organizeye, histolojik olarak iyi tanımlanmış olsa da bile gerçekten hangi hücreler, hangi bağışıklık hücreleri hangi noktada geliyorlar, hangi sinyaller ve hangi etkileşimler erkenden geç proliferatif patolojik safhalara denetliyor. Bunu gerçekten bilmiyoruz. Ve yapmak istediğimiz şeylerden biri bu proje içerisinde. En başta bahsettiğim tek hücre ve uzamsal teknikleri kullanarak bu patolojik mekanizmaları deşifre etmek. En başta bunu yapmak için uzamsal yöntemlere neden ihtiyaç olduğunu sorabilirsiniz. Uzamsal yöntemleri burada kullanmak istememizin sebebi gerçekten bu patoloji tiplerinin, bu farklı safhaların dokuda birbirine çok yakın bir şekilde bulunuyor olması. Şu anda gördüğünüz kohortumuzdaki bir tane hastanın akciğer doku kesitlerinden bir tanesi. Bu doku kesitinde farklı patoloji safhalarını farklı renklerle işaretlemiş durumdayız. Gördüğünüz gibi bunlar, bu farklı patoloji seviyeleri gerçekten birbirine çok yakın bir şekilde dokuda bulunabiliyorlar ve bunları tanımlayabilmek için gerçekten bizim doku içerisinde 2 boyutlu ya da 3 boyutlu uzamsal çözünürlüğe ihtiyacımız var. Bunun üzerine kohortumuzdaki farklı hastalara baktığımızda neredeyse 40 hastaya baktık projemiz içerisinde. Uzman patologlar tarafından belirlenmiş patolojilerin hem farklı safhaların hem de koronavirüs patolojisine kontrol olarak kullanabileceğimiz ikincil enfeksiyonların gerçekten çok karmaşık bir şekilde her hastada karıştığını görüyorsunuz. Yani bu tipleri tanımlayabilmek ve transkriptomik profillerini çıkarabilmek için tek hücre metotları, bir doku parçasını alıp onu bir böyle hücre havuzuna indirgeyen kendi başlarına yeterli değiller. Bu sebeple biraz önce size gösterdiğim cell to location yöntemini koronavirüsten vefat etmiş akciğer dokularına ve buna kontrol olarak kullanabileceğimiz diğer otopsi dokularına kullandık. Bugün size bunun üzerine çok fazla konuşmayacağım ama projemiz başında ilk başta hem koronavirüs hastalarının hem de diğer farklı sebeplerden dolayı vefat etmiş olan hastaların ciğerlerinden bir tek hücre ve tek nükleus RNA dizileme profili çıkararak başladık. Bu da biraz sonra size göstereceğim gibi bize bir hücre kataloğu verdi. Hem koronavirüs hem de sağlıklı akciğer için. Vizyumdan öte
farklı bir uzamsal transkriptomik metot kullandık bu çalışma için. Bunun çok fazla detayına girmeyeceğim ama nanostring metodu Visium gibi bize dokuların farklı konumlarındaki transkriptomik profilleri elde etmemizi sağlıyor. Ve sonunda tek hücre referansımızdan nanostring uzamsal datasını, verisini bir araya getirerek akciğer dokusunun hücresel haritasını çıkardık ve patolojinin farklı safhalarını anlamaya çalıştık. Bu slaytta gördüğümüz cell to location'ın sonuçlarından bir tanesi. Bahsettiğim gibi en başta tek hücre ve tek nükleus dizileme datasıyla başlıyoruz. Bu bize hem sağlıklı hem de koronavirüs içeren akciğerin hücre kataloğunu veriyor. Uzamsal transkriptomik datamız da biraz önce bahsettiğim gibi farklı patolojik safhaları içeriyor. Uzman patologlar tarafından seçilmiş ve bize aynı zamanda farklı doku konumlarının, bu patolojik safhaların full gen ekspresyon profillerini veriyor. Cell to location'dan bu iki veriyi bir araya getirdiğimizde elimize geçen şey farklı hastalarda ve farklı patoloji seviyelerindeki gerçekten bu hücre kombinasyonları. Burada gördüğünüz elimizdeki hücre kataloğunun böyle birazcık yüksek seviyesinden tüm hücre tip alt tiplerine bakmadan ya da birbirine yakın alt tipleri beraber kümeleyip 12 tane ana hücre tipine indirgeyerek çıkardığımız bir tane sonuç. Buna baktığımızda gerçekten birçok farklı hem bağışıklık hem de diğer akciğer hücrelerini haritalayabildiğimi görüyorsunuz. Şu anda burada baktığınızda koronavirüsten vefat eden 40 hastamızı farklı sebeplerden dolayı vefat eden diğer hastaların hücre fenotiplerine karşılaştırmamız. Takdir edebileceğiniz gibi burada gerçekten odaklanabileceğimiz çok fazla sonuç var. 12 tane ana hücre tipinden öte neredeyse 65 tane hücre alt tipi var. Ama burada size göstermek istediğim ana sonuçlar bilinen koronavirüs doku hücre fenotiplerinin akciğerde daha önceden bildiğimiz hücresel işlevlerin bizim uyguladığımız bu entegre yöntemle gerçekten doğrulanabildiği. İlk önce gördüğümüz şey koronavirüsün çok ciddi bir şekilde etkilediği bilinen damar hücreleri ve alveolar epithelial hücrelerin hastalarda çok az sayıda bulunduğunu görmek. İkincisi de neredeyse tüm koronavirüs hastalarımızda bağışıklık hücrelerinde hem T ve NK hücreleri ve onun üzerine monositler ve makrofajlar bunların çoğunluğunun çok yüksek bir şekilde arttığı. Bunun çok fazla detayına girmeyeceğim ama umarım takdir ettiğiniz şey bilinen hücre fenotiplerini bizim tek hücre ve uzamsal genomikle yeniden belirleyebildiğimiz. İkinci olarak size bahsetmek istediğim şey bu datayı hasar seyri, farklı patolojili seviyeleri açısından bakmak. Şu anda gördüğünüz şey uzman patologlar tarafından uzamsal datamızın histoloji üzerinden farklı alveolar hasar safhalarına adanması ve bunu yaptığımızda gerçekten beklemediğimiz seviyede bu farklı patolojik seviyelerin çok farklı, birbirinden çok büyük farklar gösteren hücre gruplarından oluştuğunu gördük. Bu sonuç ve ne yazık ki çok bugün detayına giremeyeceğim, bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü bilhassa alveolar hasarın eksudatiften daha geç organize olan safhalarında birçok fazla bağışıklık hücresinin değiştiğini görüyoruz ve bu bize umuyoruz ki terapi açısından önemli olabilecek, belki müdahale edebileceğimiz hücresel hedefler verecek. Ve sonuncu olarak bu proje içerisinde yapmak istediğimiz diğer şeylerden bir tanesi de
bu farklı patoloji safhalarındaki hücre etkileşimlerini uzamsal olarak çözümlenmek. Bunu yapabilmek için cell to location'ın en başta size bahsettiğim farklı fonksiyonlarından bazılarını kullanabiliyoruz. En başta yaptığımız hücre haritalamasından sonra birbirleriyle beraber konumlanmış olan hücre tiplerini belirleyebiliyoruz. Bunu yaptığımızda da elimize geçen sonuç gerçekten dokuların farklı noktalarında bulunan hücre doku mikro çevreleri. İstatistiksel bir şekilde tanımlayabiliyoruz bu doku mikro çevrelerini ve her biri içerisindeki hücreleri bildiğimiz ve onların tek hücresel transkriptomik profillerine sahip olduğumuz için bu hücreler arasındaki olan etkileşimleri tek hücre diziliminden, single cell RNA-seq'ten tahmin edebiliyoruz. Bu da bahsettiğim gibi umuyoruz ki bize patolojinin farklı safhalarına müdahale edebileceğimiz, belki bu farklı patolojik etkileşimleri engelleyebileceğimiz hedefler verecek. Sonuncu olarak kısa bir şekilde size tek hücre seviyesinde görüntüleme teknolojileri kullanarak yaptığımız uzamsal transkriptomik çalışmalardan bahsedeceğim. Şu ana dek size anlattığım RNA dizileme ve sekanslama teknoloji kullanarak ve bunları cell to location gibi bioinformatik yöntemlerle birleştirebilerek dokulardaki farklı hücre tiplerini, konumlarını tahmin edebilmek. Bunun ötesinde son yıllarda hızlıca gelişen çoklu RNA görüntüleme teknolojileri kullanarak dokularda hücreleri teker teker de konumlandırabilme olanağına da sahibiz. Zaman kısıtlamasından dolayı bu metotların detaylarına çok giremeyeceğim. Ama burada gördüğünüz gibi bu metotlar gerçekten böyle standart histolojik yöntemlerin yakın akrabaları. Birçok farklı metot var bu alanda. Farklı yöntemler kullanıyorlar. Ama eninde sonunda elde etmeye çalıştıkları şeyler görüntüleme teknolojileriyle insan dokularındaki tek hücreleri belirleyebilmek ve bu her hücrenin içerisinde yüzlerce farklı genin mRNA safhasında ekspresyonunu hesaplayabilmek. Ve bunu yaptığınızda gerçekten çok güzel ve çok estetik, göze güzel gelen uzamsal transkriptomik verileri oluşturuyorsunuz. Burada gördüğünüz şey yukarıda bu görüntüleme tekniklerinden bir tanesinden çıkan insan beynindeki 2 tane hücrenin profilleri, gri ile işaret edilmiş olan, boyanmış olanlar 2 tane hücrenin çekirdekleri, nükleusları ve bu gördüğünüz farklı renklerde ki spotlar, punktalar da bu çoklu RNA görüntülemesi teknolojisiyle işaretlenmiş farklı transkriptler. Altta da bu görüntü datasının görüntü analiz metotlarıyla nasıl kuantitatif bir şekilde analiz edebildiğini görüyorsunuz. 2 tane farklı hücre konumları ve çekirdeklerinin boyutları segmentation analizi vasıtasıyla belirlenebiliyor ve bu 2 hücrenin de sahip olduğu hedefli bir şekilde profillenmiş olan mRNA'lar da tek tek noktalar olarak gözükebiliyor. Bugün kapatmadan önce size göstermek istediğim bir örnek, Sanger'da yeniden Sarah Teichmann'ın grubuyla beraber yaptığımız gelişmekte olan insan bacağının tek hücre seviyesindeki bir haritası. Size küçük bir animasyon göstereceğim burada. En başta başladığımızda fetal insan arka bacağının, bu da gebeliğin 6. haftasına denk geliyor. İnce bir doku kesitine in situ dizilenmesi ya da in situ sequencing tekniğini uyguladığımızı görüyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim gibi bu uygulamada neredeyse 104 tane farklı genin tek hücre seviyesinde görebiliriz. Ama en başta yaptığımız
size hücre nükleusunu ve 4 tane farklı geni, 4 burada gösterilen 4 tane farklı hücreyi işaret eden genleri içerecek. Bu animasyonu animasyonu başlattığımda gördüğünüz şey yavaş yavaş bu görüntü datasına zoom etmek. Burada baktığımızda gerçekten bu datanın neredeyse tek hücre seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun üzerine farklı farklı genlerin mRNA'larını hedefleyebildiğimizi ve görebildiğimizi anlıyorsunuz. Ve bu paternlere bakarak hem gelişmekte olan kasın ve de gelişmekte olan kıkırdağın, bu noktada neredeyse bir el ya da ayağa benziyor, nasıl anlaşılabildiğini de görebiliyorsunuzdur umarım. Bu tekniklerin ana avantajı klasik görüntüleme tekniklerinden öte bize çok fazla hedefi bir anda profillememizi sağlıyor. Bu deney içerisinde de neredeyse 104 tane farklı hücre tipini ve hücre sinyallerini görüntüleyebildik. Ve bunları bir araya getirebilerek gelişmekte olan insan ayağının tek hücre seviyesinde bir tane atlasını çıkarabildik. Burada görebildiğimiz bu biraz önce gösterdiğim verilerin biyoinformatik analizi, bu tek hücre RNA dizilimi analizine benziyor. Ve de bunun sonucu gerçekten takdir edebileceğiniz gibi çok yüksek çözünürlükte birçok hücre tipini ve alt tipini içeren kullanabileceğimiz uzamsal bir doku haritası. Ve bu tip yöntemler bence gerçekten hücre atlası, doku atlası çalışmalarını büyük bir şekilde değiştirecek ve patolojik süreçleri çok daha yüksek çözünürlükte, neredeyse tek hücre içerisinde, doku içerisinde anlayabilmemizi mümkün kılacak. Kapatırken size küçük bir özet vermek istiyorum. İlk başta bugün size tek hücre ve uzamsal RNA dizilimini biyoinformatik bir şekilde bir araya getirerek karmaşık dokuların hücresel haritalarını nasıl çıkarabileceğimizi anlattım. Umarım size sunduğum datalar koronavirüs patolojisinin seyrinin bu entegre olan tekniklerle nasıl hücresel bir şekilde tanımlanabileceğini anlattı. Ve sonunda size gösterdiğim metotlar, yeni görüntüleme teknoloji kullanarak bu doku atlaslarının, bu hastalıklı ya da sağlıklı dokuların tek hücre seviyesinde nasıl çıkarılabileceğini örnek oldu. Kapatırken laboratuvar ekibimi ve işbirliği yaptığımız birçok labı ve de bize çok yararlı bir şekilde araştırma funding'i veren İngiltere Koronavirüs İmmünoloji Konsorsiyumu'nu ve Welcome Leap'e teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber bir sorunlarınız varsa onları yanıtlamaktan memnun olurum. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilerseniz soru cevap kısmımıza geçebiliriz. Tabii ki. İlk sorumla başlıyorum. İnsan dokusunun transkriptomik evrimi incelendiğinde biyoinformatik alanındaki hangi yöntemler daha fazla tercih edilmektedir? Evet. Bu insan dokusunun transkriptomik analizini çok kısa bir şekilde anlatacaksak, geçmişi daha uzun olan metotlar bizim tek hücre seviyesinde değil ama bulk diye anlatabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz birçok hücreyi bir araya getirerek ya da dokulardaki birçok hücreyi aynı anda karışık bir şekilde profil eden metotlar. Bu metotlarla tek hücre dizileme analizi metotları arasında aslında birçok ortak olan nokta var. Ama tek hücre dizileme metotları çok fazla data çıkardığı için ve şu anda güncel olan tekniklerle neredeyse tek bir proje içerisinde, tek bir deney içerisinde yüz binlerce ya da neredeyse milyonlarca hücreyi profilleyebildiği için
gerçekten çok fazla gelişmiş durumda. Bunlara kıyaslan uzamsal genomik, uzamsal transkriptomik analiz yöntemleri birazcık daha yeni gibi. Size bugün bahsettiğim cell to location belki bu tip uzamsal dataları analiz etmemiz için ortaya çıkan bu ilk dalga metotlardan bir tanesi. Cell to location'ın ötesinde gelecekte yakın zamanda çıkmasını beklediğim olan metotlar, bu dokuların uzamsal yapılarını haritalayabildiğimiz farklı hücre tipi arasındaki etkileşimleri tamamen böyle kuantitatif bir şekilde modellemeye adanacak bence. Ve bunun ilerisinde de bu tip hücre etkileşimlerinin, bu tip uzamsal bir şekilde çözülmüş olan mikroçevrelerin farklı organ fonksiyonlarına ve patolojilere nasıl bağlandığını ortaya çıkarmaya çalışacak. Cevabınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorunumuz YouTube'da. SOX9 genlerinin fetüsteki hareketlerinin incelenmesi yapılarak cinsiyet oluşumunun tüm aşamalarındaki soru işaretleri çözülebilir mi? Belki tüm aşamaları değil ama birçok aşamalarındaki soru işaretlerini çözülebileceğini zannediyorum. Ne yazık ki SOX9'ı tek olarak bilmiyorum. Belki SRY ya da cinsiyet oluşumunda Y kromozomundaki birkaç tane genden bahsedebiliriz. Gerçekten bence tek hücre ya da uzamsal seviyede bu süreçleri çalışabilmek çok fazla umut vaat ediyor bu araştırmalara. Bu hücreleri karışık, dokuları böyle hücre karışık bulk seviyesinde baktığımızda gerçekten böyle farklı hücre alt tiplerinin kendilerine olan özelleşmiş olan süreçlerini çok iyi göremiyoruz. Bu yüzden gerçekten bence önümüzdeki seneler içerisinde insan doku oluşumunu ve farklı patolojilerdeki geçirdiği süreçleri anlayabilmek için önümüzde çok güzel teknolojiler var. Cevabınız için teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz, transkriptomik analizi gelecekte hangi alanlarda katkı sağlaması öngörülmektedir? Evet. Özet bir cevap vermek için belki bunu iki tane bölebilirim. İki tane alana bölebilirim. İlki bizim doku ya da hücre atlası ya da cell atlasing diye tanımladığımız bir alan. Bu da bence gerçekten insan dokularının hem yetişkin dokuların hem de gelişmekte olan dokuların hücre kataloglarını çıkarmak, hem tek hücre metotlarıyla hem de uzamsal metotlarla 2 ve 3 boyutlu olarak bunları moleküler seviyede bir araya getirebilmek. Ki bu da bence, yani bu abartmak olmaz bence, gerçekten insan vücudunun yeniden bir haritasının çıkarılmasına denk geliyor. Şu ana dek çalıştığımız birçok data ya daha klasik anatomik metotlardan geliyor insan dokularında ya da farklı hücreleri karıştıran bulk metotlardan geliyor. Ve bu tek hücre ve uzamsal metotlarıyla gerçekten bence insan vücudunun hücresel altyapısını yeniden tanımlayabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz. Bu araştırmaların ikinci safhası da bence oluşturulan bu sağlıklı insan dokularının hastalıklı insan dokularıyla karşılaştırılması ve hastalık süreçlerinin hem hücre alt tipine özelleşmiş hem de farklı yerlerde gözüken, farklı hücrelerde görünebilen patolojik mekanizmaları deşifre etmesi. Ve bu hastalık çalışmalarında gerçekten hem belirteç, biomarker tanımlamasından hem de patolojik mekanizmaların gerçekten çok yüksek çözünürlükte ve moleküler açıdan anlaşılmasına olanak verecek bu metotlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Güvenilir transkript alt kümelerin algılanmasında kullanılan transkriptom veri setleri için dikkat ettiğiniz belirli koşullar var mıdır? Evet, çok güzel bir soru. Yeniden kısaca cevap verirsem, karmaşık dokulara baktığımızda biraz da tek hücre verileme deneyleri içerisinde ilk önce yeterli sayıda
hücrenin profil edilip edilmediği önemli noktalardan bir tanesi. İnsan beynine baktığımızda mesela beynin herhangi bir bölgesinde neredeyse 100-200 tane farklı hücre tipinden bahsediyoruz. Ve yeteri kadar hücre edilmemişse, profillenmemişse bu zenginliğin büyük bir tarafı çalışılmamış oluyor. İkincisi de farklı hücrelere genellenebilecek olan şeylerden bir tanesi tek hücre izolasyon ve dizileme kalitesi. Bu metotlar icat edildiğinde neredeyse artık 10-15 sene önce tek hücrelerin az sayıda transkriptlerini, mRNA moleküllerini görebiliyorduk. Ama şu anda neredeyse tek hücrelerde 20.000'den 50.000'e, bazı metotlarda neredeyse 100.000'e kadar olan transkriptomlarını, 100.000 molekülden oluşan mRNA'larını görebiliyoruz. Ve bu sayının da yüksek olması bilhassa hastalık doku örneklerine baktığımızda önemli ki elimizde daha iyi bir veri olsun. Cevabınız için teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki soruma geçiyorum. İnsan doku yapılarının incelenmesinde transkriptomik analiz uygulamanın önemi nedir? Evet, bahsettiğim gibi insan doku örnekleri, yeniden bu cevabı hem böyle hücre doku atlası, hani sağlıklı hücrelerin altyapısını tanımlayabilmek ve hastalığın patolojik mekanizmalarını tanımlayabilmek, bu iki aşamaya bölersem, ilki en başta bahsettiğim gibi insan dokularında birçok farklı hücrenin olması. Bu dokularımızın yaptığı önemli işlevler, hani sinir sisteminden bahsedersek mesela düşüncelerimizi kontrol etmesi, psikolojimizi kontrol etmesi, vücudumuzun patolojisini, fizyolojisini kontrol etmesi, bütün bu farklı işlevler eninde sonunda bu farklı hücre alt tiplerinin moleküler özelliklerine dayanıyor. Bu hücrelerde hangi genler ekspres oluyor, bu genler hangi enzimleri ve de hangi daha çok yapısal molekülleri, mesela nöronların birbirleriyle circuit kurmasını sağlayan bunlara denk geliyor. O yüzden insan dokularındaki hücre çeşitliliğini anlayabilmek, bu hücrelerin bu farklı doku işlevlerini bir araya getirebilmek için nasıl etkileştiğini anlayabilmek çok önemli. Ve bu transkriptomik analizle belki bu farklı hücre ve doku özelliklerini en yüksek çıktılı bir şekilde çalışabilecek, ortaya çıkarabilecek metotlardan bir tanesi. Farklı dokular için, hani farklı hücreler için kullanılabilecek tek metot değil. Ama bize verdiği belki en büyük avantajı çok yüksek verimli ve çok yüksek çıktılı olması. Beynin ya da diğer dokuların transkriptomik analizini yaptığımızda gerçekten bir keşif tarzında bir çalışma yapabiliyoruz. Bir anda her farklı, yani neredeyse milyonlarca hücrede, 10 binlerce ya da 100 binlerce hücrede, daha doğru çok çalışma için 10 bin, 20 bin tane genin tek hücre seviyesinde ekspresyon profilini ortaya çıkarmış olabiliyoruz. Ve bu da bize gerçekten insan dokusunun hücre çeşitliliğini anlayabilmemiz için çok zengin bir başlangıç noktası veriyor. Ve hastalıklı dokularda da işte bu cevabın birazcık daha farklısı. Aynı teknikleri hastalıklı dokulara uyguladığınızda ve sağlıklı dokularla karşılaştırdığınızda gerçekten bir anda birçok patolojik mekanizmayı keşfetme potansiyeline sahip bu yöntemler. Cevabınız için teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube chatten. Alzheimer hastalığına neden olan apoptoz sürecinin in vivo şartlarda doku mimarisi ile olumsuz yapılandırmaların uzaklaştırılması, hücrenin yaşam süresini veya verimliliğini arttırmak olası mıdır? Evet. Çok güzel bir soru Rümeysa. Bu sorunu ikiye bölersem, ilk başta Alzheimer hastalığına neden olan apoptoz sürecinin in vivo şartlarda doku mimariyle olumsuz yapılandırmalardan uzaklaştırılması. Bu gerçekten belki mesela şu anda tamamen anlayamadığımız ama
var olduğundan neredeyse emin olduğumuz bir tane süreç. Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklarda, nörodejeneratif hastalıklarda belli başlı hücrelerin hedef alındığını görüyoruz. Bu belli başlı hücreler beynin belli başlı konumlarında yaşıyorlar ve patolojik olan hani şeylere baktığımızda, mesela Alzheimer amyloid plaklarına baktığımızda, bu da Alzheimer patolojisinin belirteç işaretlerinden bir tanesi. Orada fizyolojisi bozulmuş, sağlıklı olan kuzenlerinden farklı olan hücrelerin olduğunu görüyoruz. Mesela mikroglia hücreleri ya da astrosit hücreleri, genetik olarak Alzheimer'dan neredeyse en fazla etkilenen hücreler. Onların gen profillerinin transkriptomik olarak çok değiştiğini görüyoruz. İkincisi de bu bilginin eninde sonunda belki bu hücrelerin yaşam süresini ve verimliliğini artırmak için olası mı olduğu. Bence evet. Hem Alzheimer, hem kanser, hem de birçok diğer hastalık için farklı hücre ve gen terapilerinden bahsediyoruz şu anda. Mesela kanser hastalıkları için CAR-T terapilerinden bahsediyoruz. Ve bence bu terapileri dizayn edebilmek için başlamamız gereken nokta hem sağlıklı hem de hastalıklı olan hücrelerin hem transkripsiyon, hem proteomik, hem lipidomik, hem bla 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 bir sürü multi-omik olan özelliklerinin bilinmesi. Ve bu bilgi elimizdeyken bence çok daha verimli terapiler dizayn etmemiz mümkün. Cevabınız için teşekkür ediyoruz hocam. Yine YouTube'dan bir soru alıyoruz. Özellikle transkriptomik çalışmalarda kullanılan sRNA-seq anlık bilgi haricinde süreç hakkında bilgi vermemekte. Bu verileri doku mimarisi oluşturmak için nasıl entegre etmektesiniz? Evet, İrem, sorun için teşekkürler. Evet, güzel bir soru ve size gösterdiğim şeyler şu ana dek. Bunları bir snapshot diye anlayabilirsiniz. Bir dokunun hastalıkta ya da sağlıkta bir andaki görüntüsü. Gelişmekte olan dokulara baktığımızda ya da çok hızlı bir şekilde olan dokulara baktığımızda onların yapısını anlayabilmemiz daha zor. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey sanki bir böyle hani animasyonu, hani bir dokunun yaşamını, hani bir gelişme sürecini ya da bir patoloji sürecini bir film gibi düşünürseniz, o filmin de böyle her böyle kare kare noktalardan, zaman noktalarından oluştuğunu düşünürseniz, bizim yapmaya çalıştığımız şey bu farklı transkriptomik teknikleri çok dense, çok sıkı, yoğun bir şekilde uygulayarak, çok yüksek frekansta bu filmi bir araya getirmek. Yani neredeyse bildiğiniz bir filmi farklı karelerden onları bir araya getirerek koymak. İleride gözüken şey de teknolojik gelişmeler açısından belki aynı hücrenin transkriptomunun belki hani in vitro olarak bir tane kültür ortamında hayata tutulan dokularda farklı zaman noktalarında profillenebileceği ve bunu yaptığımızda bence gerçekten böyle gerçek tek hücre seviyesinde farklı zaman noktalarında o hücrenin nasıl değiştiğine, nasıl geliştiğine ya da patolojisinin nasıl oluştuğuna bakabileceğiz. Ama şu andaki elimizdeki noktalar bahsettiğim gibi farklı böyle o animasyonu farklı karelerini çok yoğun bir şekilde profilleyerek bunları tahmin etmemize olanak sağlıyor. Teşekkür ediyoruz hocam cevabınız için. Yine YouTube'dan bir soru alıyorum. Doku mimarisiyle dokularda meydana gelecek deformasyonları veya yapısal farklılaşmaları öngörerek histopatolojik tanılar konulabilir mi? Evet. Bahsettiğim koronavirüs projesinde bunu yapmaya çalıştık. Onun biraz özetini geçersek, orada yapmaya çalıştığımız şey aslında bu hastalık patolojisinin histolojik olarak belirlenebilecek bildiğimiz yapısal farklılaşmalarını onu avantaj olarak kullanmaktı. Bizim çalışmamızda beraber çalıştığımız uzman patologlar hastalardan alınan doku örneklerinin histolojisine bakarak
farklı doku yerlerindeki bu farklı yapısal farklılaşmaları işaretleyebildi. Koronavirüs çalışmamızda da baktığımız bu farklılıklar alveol hasarının farklı safhalarıydı, seyriydi. Bunu yapabildiğimizde çıkardığımız uzamsal transkript datasını bu patolojik seyir lensinden inceleyebildik. Ve bunu yaptığımızda gerçekten çok şu anda umutlu olduğumuz üzerinde farklı hücrelerin farklı safhalarda yoğunlaştığını görebildik. Genel olarak o yüzden bu entegre ya da uzamsal ya da entegre transkriptomik metotların histolojiyle birleştirilmesi ve farklı patolojilerin moleküler altyapısını ortaya çıkarabilecek çözünürlükte uygulanması çok olası. Cevabınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Son sorumuzdu. Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bir konuşma için hem kendim hem de tüm katılımcılarımız adına size çok teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı günler dileriz. İyi günler. Sorularınız ve yeniden beni buna davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Siz de. Saat 17.00'da ökaryotik genomların organizasyonu konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Sevinç Ercan hocamız bizlerle olacaktır. Teşekkür ederiz. Bioinfocongress II. Doçent Doktor Sevinç Ercan. Ökaryotik genomların organizasyonu. Doçent Doktor Sevinç Ercan, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında, doktora eğitimini ise Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji alanında tamamlamıştır. Ardından doktora sonrası çalışmalarını North Carolina Üniversitesi Biyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak sürdürmüştür. Kurmuş olduğu Ercan Lab'da baş araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Doktor Ercan'ın ilgili olduğu çalışma alanları gelişimsel genomik, epigenetik, gen regülasyonu ve kromatinlerdir. Doktor Ercan şu anda New York Üniversitesi Biyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bioinfocongress II. Associated Professor Dr. Sevinç Ercan. Eukaryotic Genomes Organization. Associated Professor Dr. Sevinç Ercan achieved a bachelor's degree in molecular biology and genetics from Bilkent University, and she completed her PhD in biochemistry, microbiology, and molecular biology from Pennsylvania State University. Afterwards, she continued her postdoctoral studies as a research assistant in the Department of Biology at the University of North Carolina. Continuing her work as a principal researcher in the Ercan Lab she founded, Dr. Ercan's areas of interest are developmental genomics, epigenetics, gene regulation, and chromatin. Dr. Ercan is currently working as an assistant professor in the Department of Biology at New York University.
Sayın Doktor Sevinç Ercan ve değerli katılımcılarımız, Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün ökaryotik genomların organizasyonu konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Sevinç Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler davetiniz için. Ne demek hocam, biz teşekkür ederiz. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Tabii ki de. Merhaba herkese, buraya geldiğiniz için teşekkürler. Bugün ökaryotik genomların organizasyonu hakkında bir konuşma yapacağım. Şimdi başlayalım. Çok Türkçe konuşma yapmadığım için bazen takılırsam kusura bakmayın. Ökaryotik genomların organizasyonu hücre döngüsü süresince düzenlenir. Yani buna ne demek istiyorum? Mesela mitoz safhasında ökaryotik genomların yani DNA'lar iyice sıkılaşır ve her kromozom birbirinden ayrışır. Bu da yani gerçek ve doğru olarak ayrışmalarını için çok önemlidir. Eğer böyle sıkılaşıp ayrışmazlarsa iki hücre farklı kromozom sayıları elde edebilir. Bu da bazı gelişim hastalıklarının nedeni olur, mesela Down sendrom gibi. İnterfazda ise DNA ve kromozomlar daha az ayrışık ve daha az sıkı. Yani onları biraz daha karışmış ve böyle görebiliyorsunuz. Peki bu sıkışmanın mekanizması nasıldır? Bu sıkışmanın bir mekanizması DNA loop oluşumuyla oluyor. Yani loop'u Türkçe'ye çevirirken ne olabileceğini düşünürken halka veya ilmik olabileceğini düşündüm. Yani kafanızda şöyle bir düşünebilirsiniz. Böyle bir ilmik halka şeklinde. Yani uzun ve ince kromozomlar kısalaşması için gayet mantıklı bir mekanizma, değil mi? Şimdi bunu biraz daha background information vermek için tekrar bir slide daha atlayayım. Bir saniye. Okay, DNA ilmikleri. Peki bu DNA ilmiklerini ne yapar? Bu DNA ilmiklerini çember şeklinde protein kompleksleri yapıyor. Bu protein komplekslerinin adı da Structural Maintenance of Chromosome kompleksler. Yani SMC kompleksler. SMC kompleksler bakteriden insana kadar birçok organizmada bulunan kompleksler. Yani evrimde çok conserved bir protein kompleksler. Şekilleri de şu şekilde. Yaptıkları fonksiyona uygun. Yani böyle çember şeklinde bir kompleks oluşturuyorlar ve iki farklı DNA kısımlarını birlikte tutabilip böyle halkalar veya ilmikler oluşturuyorlar. Bu oluşturmada ATP'den gelen enerji gerektiriyor. Peki bu ilmik şekilleri DNA organizasyonunun neresinde görüyoruz? Bunu hakkında biraz daha bilgi vermek için şu videoyu seçtim. Şimdi ökaryotik genomlarda DNA ilk histon proteinlerinin histon proteinlerinin etrafında çevrilip nükleozomları oluşturuyorlar. Bu nükleozomlar da bir araya gelip uzun ve ince kromatin fiberları oluşturuyorlar. Bu kromatin fiberlar nükleozom etkileşimi sayesinde biraz daha crumpled böyle bir araya geliyorlar ve 3 boyutta şu şekilde şekiller oluşturduğunu hayal ediyoruz. Bu şekiller de uzun DNA kromatinleri de ilmikler oluşturup bir araya geliyorlar. Peki bu ilmiklerin oluşmasının mekanizması ne? Bunun çember şeklindeki SMC molekülleri tarafından çekilerek gitgide uzadığını düşünüyoruz. Bazı bu çember şeklindeki moleküller ökaryotlarda değişik şekilde gelebiliyorlar. Bir tanesi kohezin, bu interfazda çalışan bir kompleks. Mitozda çalışan kompleksin adı da kondensin mesela.
Daha farklı SMC kompleksleri de var. SMC5-6. Bunlar da başka şekildeki fonksiyonlara özelleşmiş oluyorlar. Mesela DNA repair gibi. Bu uzun ilmekler genomu biraz ayrıştırıyor ve daha çok her kromozomun kendine ait bir mahalle yarattığını düşünüyoruz. Yani hücre içinde her kromozom kendine ait bir kısmı var ve birbirleriyle çok karışmıyorlar. Şimdi bu videoda bir şey fark ettiniz, umarım gördünüz. Yani bu ilmeklerin oluşturulması, çember şeklindeki molekülün DNA'ya girip bağlanması ve DNA'yı çekmesiyle oluştuğunu düşünüyoruz. Peki bunu gösteren kanıtlar neler? Yani deneyler neler? In vitro, yani hücrenin dışında yapılan deneyler şunlar. Mesela bu SMC moleküllerinin bir one type of molecule condensin, yani mitozda çalışan molekülleri biyokimyasal olarak ayrıştırıp purify edebiliyorsunuz. Sonra DNA'yı alıp bir jump slide'a iki ucunu bağlayabilirsiniz. Sonra da flow'la o DNA'yı böyle biraz uzatabilirsiniz, tamam mı? Şu anda mikroskopta onun çekilen fotoğraflarının bir tanesini görüyorsunuz. Bu kondensini oraya ekleyince kondensin DNA'ya bağlanıyor. Görüyorsunuz, bu okla gösterilmiş ve ilmek çıkarmaya başlıyor ve gitgide bu uzuyor. Yani bu birçok grup tarafından yapılan klasik bir deney oldu şu anda ve bazı SMC moleküllerinin bu aktiviteleri gösterildi. Peki bu hücrenin dışında, hücrenin içinde nasıl görüyoruz bu organizasyonu ve nasıl ölçebiliriz? Hücre içindeki organizasyonun ölçümünün bir metodu da Hi-C tekniğidir. Bu bir popülasyon average teknik, yani milyonlarca hücrenin DNA organizasyonunu birlikte bakıyoruz ve onun bir ortalamasını görüyoruz, tamam? Şimdi şu tekniği birazcık daha açıklamaya çalışayım size. Nasıl hücre içinde ölçüyor? Hücre içinde Hi-C tekniğinde önce DNA'yı proteinleri birbirlerine crosslink yapıyoruz kimyasal olarak formaldehitle birlikte. Şimdi mesela şöyle bir şey hayal edin. İki farklı DNA site normalde kromozomda birbirinden çok uzak ama 3 boyutlu da birbirine yakın, tamam mı? Ve bu yakınının mesela bir protein kompleksle birlikte tutulduğunu düşünün. Yani o çember olan SMC kompleksleriyle bir arada tutulduğunu düşünün. 3 boyutta o şekilde chemically crosslink yaptığımızda o şekilde takılıyorlar, tamam mı? Sonra bunu restriction enzimle kesiyoruz DNA'yı. Kestikten sonra da uçlarına biyotinli nükleotit koyarak uçlarını polimerazla sentez ediyoruz. Bunu sonra da ligase ile birleştiriyoruz. Böyle kesip de tekrar birleşilen yerlerde bu biyotin eklenmiş oluyor, tamam mı? Sonra bu DNA'yı purify ediyoruz ve daha küçük fragmentlara bölüyoruz. Sonra o biyotinli olan yerleri de streptavidin beadle birlikte çekiyoruz. O ligation junction'ları da sonra Illumina sequencing'de sequence ediyoruz ve iki tarafındaki read'leri map ediyoruz. Şimdi tekrar şuraya baktığınızda şunu fark edeceksiniz. Her DNA fragmentinin read bir tarafındaki read ve öbür tarafındaki read normalde kromozomda uzak yerlere align edecek. Fakat 3 boyutta birbirleriyle birlikte yakınlaştıkları için aynı fragmentte bulabileceksiniz. Peki bunu nasıl analiz ediyoruz, bu read'leri?
Bunu analiz etmek, şöyle one by one bir matrix kuruyoruz. O matrixte ne var? Mesela kromozom 1. Bunu belli bölümlere bölüyoruz. Mesela 1 to 1000 base pair, 1001 to 2000 base pair, etc. Yani kromozom boyunca böyle pencereler, window'lar yan yana gidiyoruz. Sonra her iki kromozom site arasında kaç tane read bunu birleştirmiş diye bakıyoruz. Yani iki kromozom site ne kadar etkileşmiş birlikte, ne kadar yan yana gelmiş 3 boyutta. Bunu tabii ki sayılar koyuyoruz. Fakat bu örnek için şöyle yapalım. Ne kadar fazla etkileşim yapmışlarsa, ne kadar fazla read pair map etmişse o kadar da koyu yapalım bu matrix'i. Eğer iki site, kromozomal site, kromozomda birbirine yakınsa 2 boyutta, 3 boyutta da birbirine yakın olma şansı çok yüksek. Yani çünkü DNA bir polimer, iki yan yana yer varsa birbirlerine 3 boyutta da yakınlaşacaklar. Fakat ne kadar uzaklaştırırsanız, yani iki site ne kadar birbirine uzaksa onların 3 boyuttaki interaction'ları, kontakları da o kadar azalır. Yani window'lar birbirlerine uzaklaştıkça bu interaction'ları, kontakları da gitgide azalacak. Ama mesela şurada bir örnek veriyorum. Normalde birbirinden çok uzak olan iki site 3 boyutta bir araya gelirse bunlarda off the diagonal böyle bir interaction göreceksiniz. Bu interaction matrix'i analiz ettikten sonra böyle bir Hi-C map generate edebiliyoruz. Peki, bir sonraki soru da şu. DNA ilmiklerini ve DNA'nın organizasyonunu bu şekilde Hi-C map'te görüyoruz. Fakat DNA ilmikleri Hi-C sonuçlarını tahmin etmek için yeterli mi? Bu soruyu da bioinformatik ve matematikçiler model kurarak açıklamaya çalışıyorlar. Ve bu modellerde belli bir sayıda SMC molekülü kullanarak onun bağlanması ve düşmesini modelleyerek Hi-C datayı tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve Hi-C'nin belli önemli özelliklerini bu matematik modelleri tahmin edebiliyor. Yani bunu deneysel bir kanıt olarak alıyoruz. Yani DNA looplarının in vivo hücrelerde de olduğunu düşünüyoruz. Peki, bu gösterdiğim deneyler DNA'nın üzerinde hiçbir şey yok. Şu solda gösterdiğim deneyler. Ama hücre içinde DNA'nın üstünde birçok şey oluyor. Transkripsiyon oluyor, replikasyon oluyor ve DNA'nın topoloji problemleri var. Yani hücre içinde DNA birçok işleme maruz. Bunlar DNA ilmik çıkarmasına nasıl etkiliyor? Bizim projemiz bu soruyu, şimdi size anlatacağımız proje bu soruyu cevaplamak üzerineydi. Şimdi iki farklı DNA tipolojik problemlerini düşünebiliyoruz. Olduğu düşünülüyor. Bir tanesi catenation ve NOT. Bunlar düğümler ve iki DNA molekülü birbirine düğüm oluyor. Şurada göstermeye çalışıyorum. İki farklı DNA düğüm molekülleri birbirine takılmış şekilde. Bunlar hücrede genelde çözülür. Çözülmesini de topoisomerase 2 adında bir enzim yapar. Bu enzim bir DNA moleküllerini keser, birbirinden ayrıştırır ve düğümü çözer. Topoisomerase 2 mitozda çok önemlidir. Çünkü kromozomların ayrışmasına neden olur. Supercoiling'de farklı bir diğer bir topolojik problem. Bu supercoil'in oluşması, yani sarmaların oluşması DNA'nın sarmal bir molekül olmasından
kaynaklanıyor. Yani şu şekilde gözünüzde canlandırabilirsiniz. Sarmal bir molekül. Eğer iki DNA strandlerini açarsanız önünde pozitif spor coiling yaratıyorsunuz. Ve bu da bir topolojik problem. Aklınızda düşünebilirsiniz. Sarmalları ne açıyor? Açanlar mesela RNA polymerase, DNA polymerase, transkripsiyon ve replikasyonda oluşan. Peki bu supercoil'leri ne relax eder? Onu da hem topoizomeraz 1 ve topoizomeraz 2 enzimleri sarmalların bir tanesini keserek relax ediyor. Tamam. Şimdi iki tane DNA topolojik problemi öğrendik. Bunların ilmikleri nasıl kontrol ettiğini soracağız. Deney çok basit bir mantığı var. Topoizomerase 1 veya topoizomerase 2'ye veya da birlikte azaltalım hücre içinde. Sonra da Hi-C ile organizasyona bakalım. Peki bunu hangi sistemde yapalım? Bunu sistemi seçerken biz C. elegans'da yapmaya karar verdik. Çünkü C. elegans'da bir kondensin molekülü var. Bu bir SMC molekülü ve X kromozomuna bağlanıyor. Başka sistemdeki normal kondensinler dışında bu kondensin hakkında daha çok şey biliyoruz. Öbür kondensinlerin DNA nasıl bağlandığını, ne kadar uzattığını, nereden çıktıklarını bilmediğimiz için bu göstereceğim deneyleri yapmak biraz daha zor. Fakat bu kondensan için birçok bilgimiz var. Şimdi de o biraz daha background information vermeye çalışacağım. Bu kondensin DC, sadece X kromozomuna bağlanıyor. Bunun nedeni de X kromozomuna özel giriş noktaları var. Yani bu kondensin X kromozomuna gösteriyorum şurada pembe böyle küçük dikdörtgenlerle birlikte. X kromozomu üzerinde saçılmış bunlar ve şu DNA sekansına sahipler. Buraya önce bu recruiter proteinleri bağlandığını düşünüyoruz. O recruiter proteinleri de kondensini içine çekiyorlar. Ondan sonra kondensin buraya geldikten sonra da yayılmaya başlıyor. Bu yayılmanın da DNA ilmikleriyle olduğunu düşünüyoruz. Yani kondensin buraya geliyor ve DNA'yı çekmeye başlıyor. Bu çekişi yüzünden de bütün X kromozomuna translocate oluyor. Yani X kromozomunu cover ediyor. Bunu da hem benim grubum başka grupların yaptığı deneylerde bu modeli support ediyor. Şimdi buradan şuna geçelim. Kondensin DC'nin yaptığı ilmiklerin X kromozomunda Hi-C analizinde nasıl görüyoruz? Şimdi bunu iki tane doktora öğrencisi David Jimenez ve Jun Kim yaptılar. Hi-C analiz X kromozomuna. Biraz daha detaya girelim. Şimdi şu solda bir X kromozomun bir bölümünü highlight ediyorum. Tamam. 3 tane recruitment element var. Yani buralar kondensinin giriş noktaları. Şunları da sadece ikisini göstereyim. Tamam mı? 2 tane giriş noktası var. Şu da kromozom. Önce kondensin girdikten sonra DNA'yı çekmeye başlıyor. Birçok hücrede ne kadar çektiyse kısa ve uzun ilmikler yapacak. Tamam mı? İki kısımdan da geliyor bunlar. Hem bu tarafa hem bu tarafa gidiyor. Fakat sadece bu tarafa gelenleri gösteriyorum. Şimdi bu tür ilmikler Hi-C'de şu şekilde görüyoruz. Yani bu giriş noktasından uzayan stripe şeklinde. Ne kadar uzun stripe görürseniz o kadar uzun ilmik yapmış. Fark edeceksiniz bir tane daha. 2 giriş noktası 3 boyutta interact ediyor. O da bu
corner peakleri, yani köşede gördüğünüz daha yüksek frekanslı interaction'ları gösteriyor. Bir de fark edeceksiniz ki içinde bu domainin birçok interaction daha yapılmış, birçok halka ilmik daha yapılmış. O da bu square'leri, yani topologically associating domain yaratıyor. Peki. Şimdi X kromozomundaki yaptığı özellikleri, ilmiklerin yaptığı şekilleri gördük. Topoisomerase 1 ve 2'nin seviyesini düşürünce Hi-C'deki özellikler nasıl etkilenecek? Tamam mı? Önce bu seviyeyi nasıl düşüreceğiz? O seviyeyi düşürmek C. elegans'ta olan genetik teknikler bize bunu yapmamıza şans veriyor. Bunu da Ana Morao, bir postdoc ve Siusan master öğrencisi yaptılar ve Auxin Inducible Degron System kullandık. Peki ne kadar sürede seviyeyi düşürüyoruz? Şurada bir örnek veriyorum. Sağ tarafta 4 tane kurtun başını görüyorsunuz. Şuralarda da normal somatik hücreler var. Bu somatik hücrelerde topoisomerase 2, C. elegans'ta bu protein top2 olarak geçiyor, ekspres ediliyor. Her ana şu şekilde onları yan yana koymuş. Çünkü böyle şeyleri yapmayı seviyor. Bir kutucuk topoisomerase 2'yi ekspres ediyor. Yanına da Degron sistemde Auxin ekledikten bir saat sonraki bir kurtçuğu yanına koymuş ve görüyorsunuz ki topoisomerase 2 normalde ekspres edilirken bir saat sonra Auxin hormonuyla birlikte tuttuğumuz zaman seviyesi tamamen düşmüş. Şurada da iki öbür kurtçuğu görüyorsunuz. Peki Hi-C'de nasıl görünüyor? Bunu da Ana ve Jun birlikte yaptılar. Normalde şu flame veya stripe, yani giriş noktalarından uzayan DNA ilmikleri şu şekilde görünürken fark ediyorsunuz ki top2 azalınca onun stripe'ların uzaması da kısalıyor. Yani the flames from the rect site birazcık daha kısalaşıyor. Buna X kromozomda bulunan DNA ilmeklerin bütün mesafelerine baktığımız zaman da kısaldığını görüyoruz. Şimdi sağda bunu quantify ediyoruz. Otozomlar kontrol deneylerinde DNA'nın uzunluğu şu şekilde, DNA ilmeklerinin uzunluğu şu şekilde. İki tane replicate var deneyde. Kontroller gri renkte gösterilmiş ve top2 seviyesini düşürünce mavi renkte bu mesafenin, DNA ilmik mesafesinin kısaldığını görüyoruz. Bunun yani kontrolde şu şekilde düşünüyoruz. Kondensin bağlanıyor giriş yerine ve DNA'yı çekmeye başlıyor. Yani ilmiği uzatıyor. Ama top2 seviyesi düşünce biz önünde düğümlerin arttığını düşünüyoruz. Yani katenetlerin arttığını düşünüyoruz. Ve bu düğümlerin de bu ilmik çekilmesini azalttığını. Yani kondensin gidiyor. Bir catenation'a gelince orada stop duruyor. Bu ilmiklerin uzamasının, mesafesinin ne kadar uzadığını şu şekilde de analiz edebiliriz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kontak frekansı y-axis'te burada. Ve kontakların mesafesi de x-axis'te. Yani ilmikler büyüdükçe x-axis'te büyüyor.
X kromozomunda olan kontakları kırmızıyla gösteriyorum. Öbür kromozomlarda olan kontakları da siyahla. Bunlara otozom deniyor. Seks kromozom olmayan kromozomlara otozom. X kromozomunda görülen kontakların frekansisinin de mesafesinin en çok mesafesini de şöyle bir okla göstermeye çalışıyorum. Bu kontrolde. TOP2'yu azaltırsak bu mesafe kısalıyor. Yani biraz daha sola doğru gidiyor. Kısa mesafeli. Bunun DNA katenetlerinin kondensinin ilmik uzatmasını azalttığını düşünüyoruz. Peki DNA sarmaları da aynı şeyi yapıyor mu? Yani DNA sarmalarını en çok düzelten top1 topoizomeraz 1. Top1 seviyesini azaltınca fark ediyoruz ki DNA ilmiklerinin mesafesi azalmamış. Kontrolle hemen hemen aynı. Yani bu deney sonucunu şu şekilde düşünüyoruz. Kontrolde kondensin giriş noktasından başlayarak ilmiği uzatıyor. Eğer TOP2 seviyesini düzeltirsek önündeki düğümler bu kondensin uzatmasını etkiliyor ve kondensin orada takılıp kalıyor. Ve DNA ilmiklerinin mesafesi düşüyor. Top1'da seviyesini düşürünce DNA üzerinde supercoiling, süper sarmalar oluşuyor. Fakat bunlar kondensinin ilmiği uzatmasına hiçbir engel olmuyorlar. Yani kondensin normal uzatabiliyor. Şimdi bu model doğruysa TOP2 seviyesini azalttığımızda kondensinin DNA üzerindeki yayılması etkilenmeli. Ama TOP1 seviyesini azalttığımızda kondensinin DNA üzerinde yayılması etkilenmemeli. Peki bunu nasıl ölçeceğiz? Bunun için ChIP-seq experiment yapıyoruz. Yani ChIP-seq deneyi. Alışık değilseniz şu ChIP-seq bağlanma tekniğine şu şekilde düşünebilirsiniz. Y-axis'te yani y'de ne kadar bağlandıysa o kadar yüksek. Şimdi buradaki x-axis'te bütün kromozomu gösteriyor. Yani kromozomun solundan sağına doğru gidiyoruz. Kontrolde şunu görüyorsunuz. Şu yüksek yerler, zirveler kondensinin giriş noktaları ve bu giriş noktalarında kondensin daha çok bağlanıyor. Yani birçok bağlanma yeri görüyoruz. Yayılmasını da şu şekilde görüyorsunuz. Birçok küçük zirvelerde kromozomun üzerine böyle eşit şekilde yaklaşık eşit olarak dağılmış. TOP2 seviyesini azaltınca fark ediyoruz ki kondensin giriş noktalarına biraz daha yakın kalıyor. O da modelimizle consistent, değil mi? Çünkü bir blokla karşılaşınca yani katenetlerle, düğümlerle karşılaşınca kondensin daha uzağa gidemediği için bu giriş noktalarına yakın kalıyor. Ve ChIP-seq profilde böyle dağlar gibi görünüyor. Değil mi? Giriş noktaların zirveye yakın. Ama top1 seviyesini azalttığımızda bu ChIP-seq profile yani bağlanması ve yayılması kontrolle aynı görünüyor. Bu bütün kromozoma uzaktan baktığımız zaman. Fakat ana çok dikkatli bir deneyici olduğu için tabii ki de biraz da yakından bakmaya başladı. Bunu geçeyim. Yakından baktığı zaman şunu gördü. İlginç bir şekilde top1 kondensinin uzun mesafelere yayılmasını etkilemediği halde kısa mesafelere yayılmasını etkiliyor. Yani
gen seviyesinde baktığımız zaman, yani zoom in ediyoruz o kromozoma. Kontrolde kondansinin yayılması şu şekilde. Genelde promoter ve enhancers, gene regulatory regionlarda daha çok görüyoruz kondansini. Genlerin içinde de birazcık yayılmış fakat çok değil. Top 2 seviyesini azalttığımız zaman bu profil çok değişmiyor. Ama top 1 seviyesini azalttığımız zaman şuraya bir bakın. Sanki kondansin genin içinde takılı kalmış. Tamam mı? Yani kondansinin kısa mesafedeki bir genin içine girip oradan translocate edeceği halde pozitif süperkoiller, yani süper sarmalar onu gen içinde takılı kalmasına neden kalmış. Bunun transcription'la ilgili olduğunu düşünüyoruz. Değişik analizler yaptık fakat bir tanesini burada göstereceğim. Bu da top 1 seviyesini azalttığımız zaman, kondansinin bağlanmasına baktığımız zaman uzun genlerde, uzun ve transkripsiyonu olan genlerde kondansinin genin içinde takılı kaldığını görüyoruz. Yani kontrole göre burası artmış. Top 2 da bunda çalışıyor. Yani hem top 1 hem top 2'yu birlikte seviyesini azalttığımız zaman kondansin daha da çok takılıyor. Peki bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Şu sonucu çıkarıyoruz. Top 1 seviyesini azalttığımız zaman kondansin uzun DNA ilmeklerini hala yapabiliyor. Yani çekiyor, hiç sorun yok. Eğer önünde süper sarmallar varsa problem değil. Ama kısa mesafeli bir daha kondansinin aktivitesi olduğunu düşünüyoruz. O da genin içinden geçerken o süper sarmalların çok, eğer pozitif süperkoilin önünde varsa, takılmasına neden oluyor. Ve bu iki aktivitenin ayrı olduğunu düşünüyoruz. Neden ayrı? Şu şekilde. Eğer kondansin uzun mesafeli aktivitesinde her genin içinden geçmek zorunda kalsaydı, önündeki her genin içinden geçerken top 1 seviyesine azaldığımızda takılı kalma probability'si olurdu. Yani takılı kalma ihtimali olurdu. Ve bu da aynı şekilde top 2 seviyesini azalttığımız gibi giriş noktalarına doğru takılı kalmasına neden olurdu. Ama onu görmüyoruz, değil mi? Top 1 seviyesini azalttığımız zaman kondansin yayılabiliyor. Bu ne demek olur? Yani nasıl consolidate edeceğiz bu iki observasyonu? Kondansin girip yayılıyor ve bunu genlerin üstünden atlayarak geçebilir. Yani süper sarmallar, süperkoilingler önemli değil. Fakat arada sırada onun düştüğünü düşünüyoruz. Tabii bütün bunlar biyokemikal reactionlar. Düşünce kondansinin gen seviyesinde tekrar load, yani tekrar DNA'ya bağlandığını ve kısa seviyede bir daha aktivitesi var. Yani kısa seviyede DNA üzerinde yine yürüdüğünü düşünüyoruz. Fakat bu kısa mesafeli yürüyüşünde süper sarmallara takılabiliyor. Yani uzun mesafeli de süper sarmallara takılmıyor fakat kısa mesafeli de süper sarmallara takılıyor. Bunu da şu şekilde final model normalde kondansin giriş noktasından uzun mesafeli DNA ilmeklerini uzatarak gidebiliyor. Ama kısa mesafeli de bir aktivitesi var. Bu da belki düşünce oluyor. Eğer top 2 seviyesini azaltırsak DNA catenation'lar, düğümler bunu uzun mesafeli aktivitesini engelliyor. Yani DNA ilmekleri küçülüyor. Eğer top 1 seviyesini düşürürsek pozitif supercoiling artıyor. Fakat uzun mesafeli DNA ilmek oluşması bunların artmasına önemli değil. Onları zaten üzerinden geçiyor genleri. Ama kısa mesafeli dağılımı
kondensinin etkileniyor. Son olarak sanırım herkesin ne deney yaptığını söyledim. Fakat bu lab ve teşekkür ediyorum. Ve sorularınız varsa onları alabilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi dilerseniz ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulara geçebiliriz. İlk sorumuzla başlıyorum. Genom organizasyonu ve kromozomal alanlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Kromozomal alanlar genom organizasyonunu etkilemekte midir? Kromozom alanlar genom organizasyonu yüzünden oluşur. Onların bir nedeni de kondensin molekülleri. Şimdi kondensinin iki type kondensin var. Bir tanesi kondensin 1, bir tanesi kondensin 2. Bu kondensin 2 interfazda durmadan bu DNA ilmiklerini yapıyor. Tamam mı? Şimdi uzun ince bir DNA düşünün. Durmadan onu ilmik yapıyorsunuz. Kondensin açıyor düşüyor. Bu DNA uzun ve ince DNA'nın bir araya gelmesine neden oluyor. Yani her kromozomu birbirinden ayrıştırıyor. Eğer kondensin yoksa kromozomların biraz daha birbirine takılı olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Mesela bazı organizmalarda kondensin 2 yok. O organizmalarda da kromozomların birbirlerine ayrışmadığını görüyoruz. Yani onların kendi teritorileri yok. Ama C. elegans'ta, insanlarda teritoriler var. Çünkü kondensin 2 var. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Chat'teki arkadaşlarımızdan geldi bu soru. Kondensinlerin kromozom paketlenmesinde şekil değişikliği yapabildiği göz önüne alındığında kromozomlarda farklı dizilimler gerçekleşmesi mümkün müdür? Teşekkürler. Soruyu tam anlayamadım. Açıklayabilir misiniz biraz? Hocam isterseniz başka soruya geçelim. Soruyu yazan arkadaşımız açıklayınca geri döneriz. Çok iyi olur. Teşekkürler. Rica ederim. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyorum. Model organizma çalışmaları insan genom organizasyonu hakkında ne kadar örtüşen bilgiler sağlamaktadır? Şimdi biz bu gösterdiğim moleküller insanlarda conserved, yani evrim süresince yaptıkları fonksiyonlar önemli olduğu için hem insanlarda hem de C. elegans gibi küçük kurtçuklarda conserved. İnsanlarda olan moleküler mekanizmaları anlamamız için model organizmaları çok yardım ediyor. Yani insanlarda olan şeyleri şu anda açtığınız bir textbook açın. O konulardan okumaya başladığınız zaman fark edeceksiniz ki birçok bilgi model organizmalardan gelmiş. Bu fundamental DNA şekli ve organizasyonu conserved. Yani hem insanda hem de kurtçukta aynı. Bu yüzden mesela aynı mutasyonlar, insanlarda olan mutasyonları kurtçuklarda yaptığımız zaman aynı fenotipleri görüyoruz. Mesela insan hücrelerinde bu ATP kullanıyor dedim ya. O proteinin ATP'yi hidroliz eden yerindeki amino asit sekansı aynı kurtla insanda. O amino asit sekansında bir amino asit değiştirdiğimiz zaman ATP'nin hidrolizini azaltıyor. Eğer bunu insanda yaparsanız, insan hücrelerinde yaparsanız DNA'nın çok güzel böyle ilmik yapamadığını görüyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? DNA böyle bir anda kompaktlaşıyor fakat birbirine karışmış oluyor. Mesela bazılarınız böyle wired headphone kullanıyorsunuz değil mi? Kablolu kulaklık. O kablolu kulaklığı alıp cebinize soktuğunuzda ne oluyor? Birbirine karışıyor. Çıkardığınız zaman onu ayrıştırmanız lazım değil mi? Şimdi ama böyle güzel güzel ilmek yapsanız onu
organizasyonu yapıp cebinize koysanız çıkardığınız zaman hemen açılır. Aynı şekilde ATP hidrolizini azalttığınız zaman insan DNA'ları, kromozomları da birbirine karışıyor böyle. Mitozda ayrılırken ayrılamıyorlar ve birbirlerine takılıyorlar. Ama mitozda ayrılırlarken bunu çok çeken güçler olduğu için onlar iyice uzuyorlar, inceliyorlar, tamam mı? Sonra da bölünebiliyorlar. O da kromozom breaklerine neden oluyor ve bu kanserlerde çok görülen bir şey. Aynı şekilde kurtçuklarda da eğer o mutasyonu yaparsak aynı şekilde insan hücrelerinde olan birbirlerine takılıyorlar ve hücreler ayrılmaya çalışırlarken kromozomlar ortada kalıyor, birbirlerine takılıyorlar ve kopuyorlar. Yani bu mekanizmalar, moleküler mekanizmalar insanda da kurtçukta da aynı. Genelde gördüğümüz evrimsel değişmeler onların nasıl kontrol edildiğini daha yüksek seviyede oluyor. Yani moleküler mekanizmada DNA seviyesinde çok değişiklik görmüyoruz. İnsan veya maya hücresi veya kurtçuk hepsi hemen hemen aynı. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Bir sonraki sorumuz katılımcılarımızdan geldi. Genom mekanizmasını ve metabolik süreçlerin düzenlenmesi aşamalarının eşleştirmek adına kromatin konfigürasyon yapılarını analiz edilmesi mümkün müdür? Çok güzel bir soru ve ben de bunun üzerine çalışmaya başlayacağım yakında. Metabolizma çok önemli. Çünkü hücreler ne yapacağına karar verirlerken bakıyorlar etrafta yemek var mı? Kurtçuklar da aynı şeyi yapıyorlar. Eğer yemek varsa bölünüyorlar, değil mi? Döngü devam ediyor. Eğer yoksa duruyorlar. Durdukları zaman da durmadan transkripsiyon yapmak enerji için iyi değil mi? Boş boşuna ATP harcamış oluyorsunuz. Bunu engellemek için de gördüğümüz şey kurtçuklarda da, insanlarda da, başka organizmalarda da, mesela ekmek mayasında da şu: eğer etrafta yemek yoksa enerji için transkripsiyonu genom genelinde azaltıyorlar. Ve azaltırken de kromozomların kompaktlaştığını görüyoruz. Yani biraz daha böyle mitozdaki gibi bir araya geliyor. Hücre mayasında kondensenin bu işte çalıştığı gösterildi. Yani bu silencing'de, genome-wide silencing'de, transcriptional silencing'de genomu biraz daha sıkılaştırıyor. Aynı şekilde C. elegans"da da öyle olabileceğini düşünüyoruz ve insan hücrelerinde de öyle olabileceğini düşünüyoruz. Yani metabolizmanın hücre genomunun sıkılaşmalarını kontrol edebileceğini düşünüyoruz. Tabii bunu deney yaparak test etmek gerekiyor. Peki nasıl yapıyor? Mesela kondensenin hangi aktivitesini kontrol ederek yapıyor? Bunlar güzel sorular olacak önümüzdeki zamanlar için. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Klonlanmış ökaryotik genlerden büyük miktarda protein üretmek için plazmit vektörleri ve bakteri konak hücrelerinin kullanılmasındaki bazı potansiyel güçlükler nelerdir? Çok güzel bir teknolojik soru fakat benim expert alanımda değil. Biz genelde bu in vitro gösterdiğim deneyleri biz yapmıyoruz. Bunu bir collaboration'la başka laboratuvarlar yapıyor. Tabii bir sürü tips and tricks var. Teknoloji geliştirerek o çok uzun proteinleri ekspres yapmaya çalışıyorlar. Ve gösterdim mesela bu moleküler biyolojide genelde böyle küçük küçük cartoon çiziyoruz ya yani hayal edebilmek için. Fark etmişsinizdir. Bu çember moleküllerin bayağı büyük çizdim, değil mi? Bu histonlardan, nükleozomlardan daha büyük. Ve bu biraz daha gerçeği gösteriyor. Bu çember molekülleri gerçekten çok büyük.
şu çember yapan 2 tane subunit var. Onların bir kolu yaklaşık 40 nanometers, tamam mı? DNA'nın 2 nanometre kalınlığı. 40 çok büyük olduğunu görüyorsunuz. O histonlardan da büyük. Yani bu proteinler gerçekten büyük proteinler ve değişik böyle kontrollü şekilleri var. Ve onları bakteride yapmak biraz zorlu iş. Tabii buna uzmanlaşmış laboratuvarlar o konuda gelen problemleri uzun süre boyunca çalışarak adres edebiliyorlar. Mesela Japonya'da Tatsuya Hirano Lab bunu çok yapan bir laboratuvar. Almanya'da şimdi ismi aklımdan gitti. Yapan laboratuvarlar da var. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Sonraki sorumuza hemen devam ediyorum. Başlangıçta sanırım her şey daha basitti. Protein, RNA ve DNA'ya evrimleşme oldu. Neden gittikçe yapılar bu kadar kompleks hale geldi? Aslında basitse biz mi karmaşık ve anlaması zor hale getiriyoruz? Evet, gitgide kompleksleşiyor. Mesela bakteride de SMC molekülleri var, tamam mı? Bakteride de kondensin var. Bakterideki görevi ne? Bakterideki görevi birazcık farklı. Aynı olan görevleri de var, farklı olan görevleri de var. Evrimde conserved, yani evrimdeki aynı olan görevi şu. Bakteride de durmadan replikasyon yapılıyor. O çember şeklindeki DNA molekülü durmadan birçok kopyalanıyor, tamam mı? Ama o kopyalarda aynı şekilde birbirlerine takılıp kalıyorlar. O düğümler DNA'nın kopyalanmasında her zaman oluşan bir şey. DNA kopyalanmasının mekanizmasının bir sonucu. Her zaman olan bir şey. Topoisomerase 2 de onları ayrıştırıyor. Fakat topoisomerase 2 birazcık şöyle bir enzim. O düğümleri ayrıştırabiliyor fakat daha fazla düğüm de yapabiliyor. Yani o topoizomerase'i ayrıştırması için DNA moleküllerinin birazcık birbirlerinden fiziksel olarak uzaklaştırılması gerekiyor. O uzaklaştırmayı da kondensin yapıyor. Yani şimdi 2 tane şeyi düşünün. Şöyle çember şeklinde bakteri DNA'sı, tamam mı? Kondensin buraya bağlanıyor ve DNA'yı çekmeye başlıyor. O çekerken düğümler birbirine iyice yaklaşıp böyle sıkışıyorlar. O da topoizomerase'in gelip ayrıştırması için çok güzel bir substrate yapıyor. Yani topoisomerase gelip onları ayrıştırıyor. Yani fark ettiğiniz gibi bu moleküler aktivite hem bakteride aynı, hem kurtçukta aynı, hem de insanda aynı. Peki insanda kromozomlar küçük, çember, yuvarlak, küçük kromozomlar değil mi? Bunlar ayrışan, uzun uzun ince kromozomlar, birçok kromozomlar var, birçok hücre tipleri var. Ve bu kondensin insanlarda ve kurtçuklarda sadece bir tür değil. Söylediğim gibi 2 tür kondensin var. İnsanlarda ve kurtçuklarda şöyle bir ek fonksiyon daha var. Şimdi hücreler bölündükten sonra gelişimde differentiation yapıyorlar, değil mi? Mesela sinir hücresi olmaya başlıyor. Sinir hücresine için gerekli olan genleri ekspres ediyor. Kas hücresi olmaya başlıyor. Kas için gereken genleri ekspres ediyor. Fakat bu hücreler gereken genleri ekspres ederken gerekmeyen genlerin transkripsiyonlarını da repres ediyor. Değil mi? Mesela sinir hücresinde kas hücresinde ekspres eden genlerin ekspres olmaması gerekiyor. Bunun bir mekanizması da onların transkripsiyonlarının azalması. Şimdi insanlarda kondensin 2'nin burada bir görevi olduğunu düşünüyoruz. Kurtçuklarda da aynı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu ekspres olmaması gereken genlerin bazılarına bağlanıp onları güzelce böyle paketleyip
shut it off, right? Yani onları artık kapatıyorlar ve böylelikle differentiation'a yardım ediyorlar. Peki böyle bir hayal ettim aklımda. Bu modeli support eden deneyler var mı? Veya bu what's the evidence, right? Değil mi? Yani bunu ne support ediyor? Mesela kondensinde bazı kondensini DNA'ya bağlayan recruiter proteinleri var. Göstermiştim değil mi? Size X kromozomuna getiriyor. Onu gel buraya diye çeken proteinler var. Aynı şekilde insanlarda da var. Ve bu proteinlerde olan bazı mutasyonlar DNA'nın daha hızlı kompaktlaşmasına neden oluyor. Bu hızlı kompaktlaşması mesela mikrosefali diye bebeklerde görülen kafanın çok küçük olması, yani sinir hücrelerinin hızlı bölünüp büyüyemediği için bir hastalık var. Ona neden oluyor. Yani differentiation'da da, gelişimde de kondensinin görevleri var ve insanlardaki olan görevi, tabii bakteriyle olan görevleri aynı fakat daha gelişip kompleksleşen görevleri de var. Çünkü insanlarda differentiation oluyor, farklı cell type'ları var, bakterilerde bunlar yok. Doğru hocam, teşekkür ederiz cevabınız için. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Organizmanın yaşlanması ile nükleer por komplekslerinde fizyolojik bir değişiklik olup nükleosu hasara meyilli hale getirmekte olasılığı bulunmakta mıdır? Evet. Yaşlandıkça her şey kötüleşiyor. Nereye bakarsanız orada bir problem görüyorsunuz. Tabii ki de nükleüste, çekirdekte de birçok problem var. Peki bu problemlerin hücre çekirdeğin nükleer porda kromatinle birlikte etkileştiği interaksiyonların olduğu biliniyor. Ve nükleer porların o interaksiyonlarının yaşlanmakla da değiştiği biliniyor. Fakat bilmediğimiz mesela bu yaşlanmanın nedeni o olması mı yoksa onun bir sonucu olması mı? O tür soruları biraz daha zor ve o tür sorularda mesela model organizmalar çok işe yarıyor. Çünkü böyle soruları insanlarda soramıyoruz, değil mi? Bir şey değiştirip daha hızlı yaşlanıyor musunuz diye bakamıyoruz. Evet, teşekkür ederiz tekrardan. Nükleozom işleyişinin bilgisayar ortamında geliştirilerek durgun ve dinamik yapılarının 3B olarak ifade edilmesi ve gen düzenlenmesinin tespit edilmesi olası mıdır? Yani sadece bilgisayarda experiment mi diyorsunuz? Yani soruyu yazan arkadaşımız o şekilde. Evet. Ama... Evet, bu şey mesela söylemiştim ya, high-C data'yı alıp matematik ve bioinformatik olarak bir model kullanıp high-C data'dan o modeli geliştirebilirsiniz. O modeli sadece geliştirmek için yapmıyorlar, değil mi? O modelde diyorlar ki mesela şöyle yapalım. Bir mutation condition düşünelim. O SMC moleküllerin seviyesini azaltalım. High-C nasıl görünür? Yani in silico deney yapabilirsiniz. Modelin belli özelliklerini değiştirerek. Sonra da tabii mutlaka normal deneyde yapmak gerekiyor, değil mi? Çünkü computational biology'nin bazı limitleri var. Aynı deneysel biyolojinin limitleri olduğu gibi. Bu yüzden birleştirip, ikisinin gücünü birleştirip daha da iyi, daha kapsamlı bilgi ediniyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Genom Organizasyonu çalışmalarında hangi biyoinformatik araçlar kullanılmaktadır ve ne kadar efektiftir? Tabii biyoinformatik araçlar aynı deneysel araçlar gibi. Bazı pozitif yerleri var, bazı açıklayamadığı yerleri de var. Şu anda kullanılan birçok laboratuvar biyoinformatik araçları develop ediyor, birçok program ediyor. Bu high throughput sequencing, Illumina sequencing en çok kullanılan popüler deneylerden bir tanesi.
Ve bu sequencing analysis'te en çok kullanılan popüler programlardan. Yani genelde istatistik ve sequence analysis kullanılan programlar, araçlar bizim alanımızda çok kullanılan şeyler. Nasıl bilgisayar, mesela istatistikte R package çok popüler ve kullandığımız bir şey. Bilgisayarda Python, daha öğrencilerin daha çok sevdiği bir programlama. Ben onunla başlamamıştım ama şimdi mesela herkes onu kullanıyor. Genel olan paketler de öyle geliyor. Yani bu şekilde bu araçlar. Umarım sorunuza cevap verebildim. Verdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi katılımcılarımızdan bir soruyla devam ediyorum. Yakın gelecekte kullanılabilecek donanımlı sistematik araçlar ile yeni SINE ailelerinin karakterizasyonu hatasız bir şekilde yapılabilir mi? Bu durum bilim dünyasına neler vaat eder? SINE tam anlayamadım soruyu hocam, ama isterseniz onu da açıklasın arkadaşlarımız. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Tamamdır hocam. Bir sonraki soruyla devam edelim. What is the purpose of the dosage compensation? What is the role of nuclear position of the X chromosome in dosage compensation? Tabii ki de. Şimdi size bunu bir model experimental system olarak gösterdim. Fakat bunun biyolojik fonksiyonu ne? Soru bu. Şimdi birçok hayvanda, insanda dahil X kromozomları female'lerde yani kadınlarda 2 tane X kromozomu var değil mi? Erkeklerde de 1 tane X kromozomu var. Bu bir gen copy sayısının farklı olmasına neden oluyor. Yani kadınlarda 2 tane kopya varken her X kromozom geninde erkeklerde 1 tane var. Eğer bu düzeltilmezse bir sorun oluyor. Bunun düzeltilmesi için de evrim süresince dosage compensation mekanizmaları gelişmiş. Mesela insanlarda belki de öğrenmişsinizdir. Kadınlarda 2 X kromozomundan bir tanesi completely shut off. Yani transkripsiyonu tamamen engelleniyor. Tamam mı? Bu X inactivation, dosage compensation. Kurtçuklarda da dosage compensation oluyor. Fakat insanlardan biraz farklı. Nasıl oluyor? Şimdi 2 tane X kromozomu var. Bir tanesini tamamen kapatmak yerine 2 X kromozomunu da hafifçe transkripsiyonu azaltıyor. Yani bu kondensin X kromozomuna bağlanıyor. Onu biraz daha kompakt hale getiriyor ve transkripsiyonu azaltıyor. Bu da mitozda olan aktivitesine paralel. Yani mitozda da kondensin kromozomlara bağlanıyor ve transkripsiyonu azaltıyor. Tamam mı? Ve bu transkripsiyonun azaltması mitozda da önemli bir fonksiyon. Peki insanlarda X inactivation yani bir tanesini tamamen kapatılması önemli mi? Tabii ki de önemli. Eğer olmazsa embriyolar ölüyorlar. Aynı şekilde kurtçuklarda da aynı. Eğer dosage compensation complex X kromozomuna bağlı transkripsiyonu azaltmazsa o kurtçuklarda gelişirken ölüyorlar. Teşekkürler hocam, sağ olun. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Genel olarak insan genom projesinde kullanılan genom haritalama yaklaşımı ile tüm genom shotgun yaklaşımı arasında nasıl bir fark bulunur? Yani bu soru tam emin değilim ne olduğundan fakat büyük konsorsiyumlar bütün farklı hücre tiplerinin genom organizasyonuna bakıyorlar, katalogluyorlar. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Atlas gibi işte şu harita, bu harita, etc. Fakat o haritaya nasıl ulaşılmış? O konuda yani hangi moleküler mekanizmalar o haritaya ulaşıyor? Yani o organizasyonu sonuç olarak buluyorlar. Peki hangi mekanizmalar, hangi hastalıklarda bu mekanizmalar nasıl etkileniyor? Bu soruları da deneylerle açıklamaya çalışıyoruz.
Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Katılımcılarımızdan gelen soruyla devam ediyorum. Nükleer organizasyonun gen ifadesine entegre edilerek metabolik iyileştirme adına düzenleyici proteinlerin oluşturulması, yeniden kodlanılması mümkün müdür? Evet, keşke mümkün olsa. Evet, hemen şu anda mümkün değil. Fakat tabii ki de mümkün olacağını umuyoruz. O yüzden zaten bazı hastalıklara özel olarak bakıyoruz, değil mi? Tabii ki hayalimiz şu. Mesela biliyoruz ki ne kadar genomu düzenlersek o şekilde fonksiyonunu etkileyebiliriz, değil mi? Genelde mutasyonlara baktığımızda genomun düzenlenmesi messed up oluyor, transkripsiyon messed up oluyor. Fakat bunu kontrollü olarak yapabilir miyiz? Amacımız bu tabii. Önce kurtçukta yapmaya çalışacağız. Eğer onda olursa tabii insan hücrelerinde de denemeye çalışabiliriz. Ne kadar etkili olur bunu bilmek lazım önce. Ve o teknolojileri geliştirmek gerekiyor, değil mi? Şu anda o teknolojiler tam olarak yok fakat CRISPR gibi teknolojiler bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Ve o yüzden mRNA teknolojisi mesela ilerledikçe onları da entegre edebiliriz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Hı hı. Kök hücrelerde kondensinin etkisi daha mı yüksektir? Kök hücrelerde kondensinin etkisi şu şekilde yüksek. Kök hücrelerin en önemli özelliği bölünmeleri. Kondensin de bölünmek için essential. Essential demek şu. Eğer kondensin yoksa o hücrelerin bölünmesi tamamen etkileniyor ve o hücreler ölüyorlar. Yani kondensin en önemli aktivitesi mitozda. Eğer bir hücre bölünecekse kondensine kesinlikle gerek var. Çünkü o kromozomların düzenli bir şekilde ilmikleri yapması gerekiyor. O yaparken de kromozomları ayrıştırması gerekiyor. Yani kök hücrelerindeki fonksiyonunun bu olduğunu düşünüyoruz. Tabii ikinci fonksiyonunu da söylemiştim, değil mi? Genleri repress etmesi olabilir diye. Kök hücrelerinde genleri repress ediyor mu? Şu ana kadar yapılan deneyler etmediğini suggest ediyor. Yani etmediğini düşünüyor. Fakat daha farklı bir fonksiyonu olabilir mi? Olabilir. Şu anda hepsini bilmiyoruz tabii ki. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rekombinasyon artırıcıların yönlü rekombinasyonu yönettiği mekanizmalar nelerdir? Bu da benim uzmanlık alanına gelmeyen bir soru. Tam rekombinasyon hakkında çalışan birçok laboratuvar var tabii ki de. SMC komplekslerin de rekombinasyonda işleri var. En önemli işleri de şu. Bu SMC komplekslerin bir özelliği var. Bu özellikte distinguishing. Başka kompleksler, çok az adır başka kompleksler yapıyor. O da iki farklı DNA noktasını bir araya getirebilmek. Değil mi? Bu rekombinasyonda da olan bir şey. Bu yüzden mesela kondensin değil ama başka bir SMC molekülü, kohezin veya SMC5-6 kompleksleri rekombinasyonda işleri var. Bu rekombine olan DNA'ları bir araya getirme işleri. Teşekkür ederiz hocam. Katılımcılarımızdan bir soru geldi. Hemen onunla devam ediyoruz. Kondensinin histondan önce evrimleştiği iddia ediliyor. Evrimsel biyoloji açısından kondensinin evrimini yorumlar mısınız? Evet, bence de öyle. Bence evrimsel yönden kondensinin en önemli fonksiyonu şu ki kromozomların ayrışmasına neden oluyor. Ve eğer bir hücre iki hücreye bölünecekse kromozomlarını ayrıştırması gerekiyor. Yani histondan önce eğer genomlar küçükse ama yine de bölüşecekler, değil mi? Fark etmez. Belki de histonlar gerekmiyor o zaman da. Sadece bölünmeleri gerekiyor. Gerçek olarak, doğru olarak bölünmeleri gerekiyor. Böyle bölünmeden, parçalanmadan. Bu yüzden kondensinin daha erken
evrimleşmesini hayal edebiliriz. Tabii ki de bu bir hayal, değil mi? Çünkü tam bilmiyoruz. Ama daha önceki, yani farklı organizmalarda kondensin fonksiyonlarını çalışarak hangi senaryo bu evrimleşme konusunda en iyi açıklayabilir diye düşünürsek kromozomların ayrışması olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki de. Teşekkür ederiz hocam. Sonraki soruyla hemen devam ediyoruz. Bazı embriyolarda 2X kromozomunun ve diğerlerinde tek bir X kromozomunun varlığı göz önüne alındığında dozaj telafisi için bir mekanizma olasılığı mevcut. Peki sizce bu formlarda cinsiyete bağlı gen aktivitesinin seviyesi hakkında bilgi edinme olasılığı var mıdır? Evet, şimdi 2X kromozomu ve 1X kromozomu gen dozunu azaltıyor. Fakat cinsiyete bağlı da gen ekspreslerinin değişik ekspres ediliyor. Fakat birçok hayvanda bu cinsiyete bağlı genlerin ekspresyonları, yani değişik ekspresyonları genelde gelişimden daha sonra oluyor. Yani o ilk embriyonik division'lar, ilk differentiation cinsiyetten daha az etkileniyor. Fenotipik olarak da öyle, değil mi? Çocuklar daha çok birbirlerine benziyorlar. Ondan sonra işte puberty'den sonra biraz daha ayrışma başlıyor. O şekilde birçok hayvanda da. Fakat çok önce cinsiyetin belirlenmesi dosage compensation'ı etkileyebiliyor. Mesela hayvanlarda, kurtçuklarda 2X kromozomu olduğu önce fark ediliyor. Onun hermafrodit cinsiyetini başlatıyor. Aynı proteinler, o cinsiyeti başlatan proteinler aynı şekilde dosage compensation'ı da başlatıyor. Yani bu iki proses birbirine bağlı oluyor. İnsanlarda tam bağlı değil. Cinsiyetin başlatılması genelde Y kromozomu, Y kromozomu tarafından başlatılıyor. Dosage compensation'ın başlatılması ise 2X kromozomu olduktan sonra başlatılıyor. Yani bir insan, şöyle düşünün, 2X kromozomu, bir Y kromozomu olabilir. Bu kişi male development, yani erkek development cinsiyeti genlerine başlatıyor. Fakat aynı zamanda bir X kromozomunu da inaktivite ediyor. Yani ikisi birbirine çok bağlı şeyler değil. Umarım bu sorunuzu cevaplandırdı. Fakat gelişim için çok ilginç bir soru, evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bize bilgilerinizi aktardığınız için, bu bilgi dolu sunum için başta kendim ve tüm katılımcılarımız adına çok teşekkür ederiz. Size sağlıklı günler diliyoruz. Size de. Bye bye. Hoşçakalın hocam. Teşekkürler. Saat 18.15'te Towards Access for All, Adaptive Innovation and Equitable Translation of Diagnostic and Cures for Underserved Population konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Umut Gürkan hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Teşekkür ederiz. Bioinfocongress II. Doçent Doktor Umut Gürkan. Herkes için erişim. Yetersiz hizmet alan popülasyonlar için uyarlanır yenilik ve adil dönüşen teşhis ve tedaviler. Doçent Doktor Umut Gürkan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden, doktorasını Purdue Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği alanında, doktora sonrası eğitimini Harvard MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi'nde tamamlamıştır. Case Biyoüretim ve Mikrofabrikasyon Laboratuvarı Dr. Gürkan tarafından yönetilmektedir ve kendisi Case Western Reserve Üniversitesi'nde Makine ve Uzay Mühendisliği bölümünde Warren E. Rabb doçenttir. Dr. Gürkan, yetersiz hizmet alan popülasyonlarda kalıtsal kan hastalıkları ve anemi için mikro akışkanların bakım noktası teşhisinin verimli bir şekilde tercüme edilmesinde liderlik yapmaktadır. Dr. Gürkan, 85'in üzerinde Hakem ve Dergi makalesi yazmıştır.
İcatları bugüne kadar küresel pazarlarda ürünleri olan 11 Amerika Birleşik Devletleri patentine ve 4 başarılı biyoteknoloji şirketinde kullanılmıştır. Dr. Gürkan, Ulusal Mucitler Akademisi'nin kıdemli elit üyesidir. Bioinfocongress II. Associated Professor Dr. Umut Gürkan. Towards Access for All. Adaptive Innovation and Equitable Translation of Diagnostics and Cures for Underserved Populations. Associated Professor Dr. Umut Gürkan received his undergraduate degree from Middle East Technical University in Chemical Engineering and Mechanical Engineering, PhD in Biomedical Engineering from Purdue University. He completed his postdoctoral education at Harvard MIT Health Sciences and Technology. The Case Biomanufacturing and Microfabrication Laboratory is led by Dr. Gürkan, and he is Warren Iraq Associate Professor of Mechanical and Aerospace Engineering at Case Western Reserve University. Dr. Gürkan is a leader in the efficient translation of microfluidics and point-of-care diagnostics for inherited blood disorders and anemia in underserved populations. Dr. Gürkan has authored over 85 peer-reviewed journal articles. His inventions have led to 11 issued US patents and 4 successful biotechnology companies to date with products in global markets. Dr. Gürkan is a senior elite member of the National Academy of Inventors. Sayın Doktor Umut Gürkan ve değerli katılımcılarımız, Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün Towards Access for All, Adaptive Innovation and Equitable Translation of Diagnostics and Cures for Underserved Populations
konuda bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhabalar Umut Hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Dilerseniz sunumumuza başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Merhaba herkese. Katıldığınız için ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün sizinle yaptığımız bazı çalışmalardan bahsetmek isterim. Yaptığımız çalışmaların çoğu bizim laboratuvarımızda Case Western Reserve Üniversitesi'nde, Cleveland, Ohio şehrinde ihtiyaç sahibi insanlar için teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Ve yaptığımız araştırmalar ve geliştirdiğimiz teknolojiler her zaman ne kadar daha çok insana ulaşabilir bunu düşünerek yaptığımız çalışmalar her zaman ne kadar daha çok insana ulaşabiliriz bu konuyla alakalı oluyor. Ve genellikle kan hastalıkları üzerine çalışıyoruz biz. Çünkü kan hastalıkları dünyada en çok yaygın olan hastalık tiplerinden birisi ve hep de düşük gelirli ve yeterli imkanlara sahip olmayan kesimlerde, dünyanın o kesimlerindeki insanları en çok etkiliyor. Bu yüzden sizinle bu konudaki deneyimimizi paylaşıp ondan sonra biz bu çalışmaları nasıl yapıyoruz, nasıl bir yaklaşım izliyoruz bunlardan bahsetmek isterim. Konuya girmeden önce kısaca hangi şirketleri şu ana kadar başlattığımızı ve bu şirketlerde bizim lab olarak, üniversite olarak hem maddi hem de araştırma anlamında ilgimiz olan şirketleri sizinle paylaşmak isterim önce. Bu şirketler değişik alanlarda çalışıyorlar. Mesela soldan sağa doğru gidecek olursak Himex Health şirketinin Gazel adlı bir ürünü var. Bu ürün ihtiyaç olan yerlerde taşınabilir, uygun fiyatlı ve mikroçip elektroforez teknolojisini kullanan bir teşhis sistemi üzerine. Ve bu sistem ile hemoglobin proteininde olan mutasyonlardan dolayı doğan hastalıkları, anemiyi, kan azlığı veya kansızlık da denilen anemiyi, talasemiyi veya Akdeniz anemisi denen talasemiyi ve şeker hastalığı için önemli olan hemoglobin A1C veya hemoglobin A1C testini yapan bir ürün bu Gazel. Bu teknoloji bizim laboratuvarımızda geliştirilip Himex Health şirketi tarafından ürüne dönüştürülmüş bir teknoloji ve şu anda 44 ülkeden fazla yerde kullanılıyor. Ve birçok yerde teşhis sağlayabilen tek teknoloji bu tür hastalıklar için. Şirketlerden bir tanesi bu. İkinci şirket ve bu şirket daha çok düşük imkanlı yerlerde ve küresel sağlık alanında çalışan bir şirket. İkincisi Biochip Labs, Cleveland'da bulunan yeni kurduğumuz bir şirket. Bu şirket çok özel ve yeni teşhis teknolojileri üzerine kurulmuş bir şirket. Özellikle yeni uygulamaya giren gen tedavisi, hücre tedavisi tarzındaki tedaviler için uygun teşhis sistemleri geliştiren bir şirket. Üçüncü şirket bizim şu ana kadar kurduğumuz Exatek ve ClotChip diye bir teknolojileri var. Onların da gördüğünüz gibi teknolojileri ürün haline gelmiş durumda ve şu anda klinik çalışmalar yapılıyor bu teknolojiyle. Bu şirkette dieelektrik yani kan dokusunun elektrik geçirgenliği özelliklerine bakarak nasıl pıhtılaşıyor, iyi bir şekilde pıhtılaşıyor mu yoksa pıhtılaşmayla alakalı bir hata, bir sorun, bir hastalık içeriyor mu? Onu ölçebilen bir teknoloji bu ClotChip teknolojisi. Bu da gene hem Amerika'da hem Batı'da hem Doğu'da birçok yerde
bu önemli teste, bu önemli teşhise ihtiyacı olan insanlar için bir çözüm üretiyor. Son şirket bunu yıllar önce kurduğumuz, ben postdoc'ken, Boston'da postdoc'ken kurulan bir şirket. DxNow, Zymote Fertility şirketi. Bu şirketin Türkiye'de çok önemli bir yeri var. Üretim mesela bu çipin üretimi İzmir'de yapılıyor. Kök Biotech adlı bir şirket tarafından. Ve bu şirket hem FDA hem de Avrupa'dan onay alıp birçok yerde sperm hücrelerini, kaliteli sperm hücrelerini ayrıştırmak için ve tüp bebek uygulamalarında kullanılması için teknoloji üreten bir şirket. Bu şirketler benim şu ana kadar çalıştığım konularla alakalı patentleri, geliştirdiğimiz inovasyonları lisanslayan veya onları ürün haline getiren şirketler. Kısaca size bu konularda fikir vermek istedim. Tabii hepsinden bahsetme fırsatım olmayacak bugün. Bizim yaklaşımımız bu tür teknolojileri geliştirirken, bu tür ürünleri geliştirirken nasıl daha erişilebilir, nasıl daha uygun fiyatlı yapabiliriz, nasıl daha kolay kullanımlı teknolojiler geliştirebiliriz ki bunlar bütün dünyada kullanılabilsin. Sadece çok gelişmiş laboratuvarlarda, çok gelişmiş hastanelerde, çok bilgili, deneyimli insanlar tarafından değil, herkes tarafından kullanılabilsin üzerine çalıştığımız konulardan gelişen teknolojiler ve şirketler. Benim sunumumun ana teması bugün bu olacak. Kan hastalıklarından bahsettim size kısaca. Kan dokusu vücutta bildiğiniz gibi çok önemli bir doku. Kan sıvı halde bulunan, içinde birçok hücre çeşidini içeren, birçok proteini, serumu içeren bir doku bildiğiniz gibi. Ve vücutta yaklaşık normal bir yetişkin bir insanda 1,5 galon veya 6-7 litre civarında kan bulunuyor. Ve her saniye 3 milyon yeni kırmızı kan hücresi üretiliyor. Kırmızı kan hücreleri kanın en büyük bileşeni, en çok içerilen hücre tipi kan dokusunda kırmızı kan hücreleri. Ve yaklaşık 25 trilyon kırmızı kan hücresi var vücudumuzda. Ve vücuttaki bütün hücrelerin %84'ünü oluşturuyor bu kırmızı kan hücreleri. Çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam ve bu kırmızı kan hücrelerinde oluşan herhangi bir hastalık teşhis edilmezse ve tedavi edilmezse başka birçok hastalığa sebep olabiliyor. Bildiğiniz gibi kan dokusu ve kan hücreleri her organa, her dokuya, vücudun her yerine ulaşıyor. Ana fonksiyonu kanın bildiğiniz gibi oksijeni taşımak ve besleyici maddeleri taşımak oralara ve bu işlemi yaparken eğer kan hücreleri sağlıklı değilse, özellikleri gerektiği gibi değilse birçok başka hastalığa sebep olabiliyor. Veya birçok başka hastalık kırmızı kan hücrelerinin veya kan hücrelerinin özelliklerini değiştirebiliyor. Ve tıbbi teşhis konusunda sizin de herkesin bildiği gibi kan testleri çok yaygın testler. Yani bir doktora gittiğiniz zaman herhangi bir hastalık olduğu zaman hemen hemen her zaman mutlaka bir kan numunesi alıp bir test yapıyorlar. Ve bu kan testlerinin erişilebilirliği dünyada o kadar adil bir şekilde yaygın değil. Yani gelişmiş yerlerde kan testleri çok rutin, çok kolay yapılan bir testken başka birçok yerde dünyada, hatta gelişmiş ülkelerin de kırsal kesimlerinde çok ulaşılması imkansız bir teste dönüşebiliyor. O yüzden bizim yaklaşımımız tıbbi teşhis cihazları geliştirirken veya yeni teşhis metotları geliştirirken kan dokusuyla nasıl daha kolay, nasıl daha erişilebilir teknolojiler geliştirebiliriz? Bununla alakalı. O yüzden kan dokusu bizim için, kan hücreleri bizim için çok önemli. Başka bir önemli bilgi de her kırmızı kan hücresinin içinde yaklaşık 270 milyon tane hemoglobin molekülü var. Hemoglobin molekülü de kandaki en yüksek miktarda olan protein çeşidi. Ve hemoglobin molekülünde olan herhangi bir mutasyon veya herhangi bir bozukluk gene bu hücrelerin özelliklerini, kanın özelliğini ve başka birçok hastalığa özelliğini değiştirebiliyor.
Kan bu arada vücutta yaklaşık 19.000 kilometre yol kat ediyor her gün. Bir günde kan 19.000 kilometre yol kat ediyor. İnanılmaz bir mesafe düşünecek olursanız ve bu süre zarfında bu kan damarlarındaki bu ulaşımı sırasında herhangi bir sıvı özelliğiyle alakalı, rheoloji ile alakalı akışkanlığıyla alakalı bir sorun olursa bu da başka sebepler, başka hastalıklara sebep olabiliyor. Şimdi kalp ve damar sistemi genellikle kalp hastalıkları düşünüldüğü zaman Türkiye'de veya başka yerlerde insanlar hep kalp organına odaklanıyor veya damarlara odaklanıyor kalpteki. Yalnız bizim yaklaşımımız bu konularda şöyle: biz kan hücrelerini, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, platelet hücreleri, kanın içindeki diğer bileşenler ve kan damarlarını fonksiyonel bir kavram olarak alıyoruz. Yani bunların hepsinin çok sağlıklı olması lazım ki bizim ve kalp ve damar sağlığımız iyi olsun. Bizim yaklaşımımız, genelde düşüncemiz bu. Kırmızı kan hücrelerinde olan bir hata veya bir sorun kan damarlarındaki bir soruna sebep olabiliyor veya kan damarlarında olan bir sorun kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin özelliklerini değiştirebiliyor. Bu yüzden bizim bütün bu bileşenleri hep beraber üzerinde uğraşmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Bakacak olursanız mesela bu 6-7 litre civarındaki kanı kalp pompalamak vasıtasıyla 3 dakikada bütün vücudu dolaştırtabiliyor. Gene çok inanılması zor bir rakam. Ve kan damarlarını uç uca eklediğiniz zaman 60.000 mil yapıyor. Kilometre olarak bunu yaklaşık işte 1.6 ile falan çarparsanız 100.000 kilometre civarında. Yani her insanın vücudunda yaklaşık 100.000 kilometre kan damarı var. En küçük kan damarının büyüklüğü 5 mikrometre civarında. 5 mikrometre çok küçük bir rakam. Bir insan saçının çapı yaklaşık 100 mikrometre, 100-150 mikrometre civarında. Bir tane saç telinize bakın mesela şu anda. Onun 30'da biri kalınlığında kan damarları var. Ve kan hücreleri ve kan dokusu bu incecik kanalların içinden tıkanmadan, oraya yapışmadan veya tıkamadan oradan geçebilmesi gerekiyor. En büyük kan damarlarının büyüklüğü de 1.2 inç civarında. Bunu santimetreye çevirirseniz yaklaşık 5 santimetre gibi yapıyor. 5 santimetre de bayağı büyük bir çap. Yani kan 5 mikrometreden 5 santimetreye kadar farklı çaplardaki damarlardan akması lazım ve bütün bu farklı boyutlarda da sağlıklı bir şekilde, akıcı bir şekilde ilerleyebilmesi lazım. Bu da kanın çok önemli akışkan mekaniği açısından, mühendislik terimleri bunlar, mesela akışkan mekaniği ve akışkan dinamiği, kinetiği açısından çok sağlıklı ve normal olması gerekiyor kan bu işlevi yaparken. Şimdi kırmızı kan hücrelerine odaklanacak olursak, kanın öneminden bahsettik. Kırmızı kan hücreleri kanın en büyük bileşeni. Kırmızı kan hücrelerinin en önemli 3 fonksiyonu burada gösteriliyor. Birinci fonksiyonu oksijen ve karbondioksit taşımak. Akciğerlerden dokulara oksijen taşımak, dokulardan da akciğere karbondioksiti geri götürmek. Başka bir önemli özelliği de kan damarlarındaki akışı regüle etmek. Kırmızı kan hücreleri mesela şunu hissedebiliyor. Bir ortamda, bir dokuda yeterince oksijen yoksa NO denilen bir bileşeni salgılayarak kırmızı kan hücresi oradaki, o dokudaki damarların açılmasına sebep olabiliyor. Vasodilation deniyor buna. İngilizcesi vasodilation, yani damarların açılması, açılsın ki daha çok kan aksın ve daha çok oraya oksijen gelsin. O kırmızı kan hücreleri bunu hissedip orayı modifiye edebiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Başka bir önemli özelliği de hemoglobin proteininin zararlı etkilerinden vücudu korumak. Hemoglobin proteini çok önemli, çok vücutta en fazla bulunan protein çeşidi olmasına rağmen
Eğer kan damarlarındaki hücrelerle veya beyaz kan hücreleriyle etkileşim içinde olursa onlara zarar verebilir. Yani hemoglobin aslında zararlı bir molekül. İçinde çok fazla demir içerdiği için. Kırmızı kan hücreleri işte bu normalde zararlı olabilecek bu proteini kendi membranlarıyla çevreleyerek onları diğer hücrelerden koruyor. Veya işte diğer hücreleri hemoglobinden koruyor diyelim. İşte bu üç özellik çok önemli kırmızı kan hücresi için ve kırmızı kan hücresinin özellikleri bozulursa veya değişirse bu üç fonksiyonu artık yerine getiremez hale geliyor ve bu da birçok hastalığa sebep olabiliyor. Kırmızı kan hücresine bakacak olursanız yani şekline, şemaline ve diğer özelliklerine göründüğü gibi 7.5 mikron çapında aşağı yukarı 2 mikron yüksekliğinde böyle simit gibi bir hücre. Ortası yalnız boş değil, simit gibi. Ve çok esnek ve çok efektif bir şekilde, yani çok optimize edilmiş bu bir hücre fonksiyonları için. Mesela kırmızı kan hücresi içindeki bütün organelleri, mitokondriyi, hücre çekirdeğini dışarıya atarak daha küçük yaşlardayken kendisini daha elastik, daha iyi akabilir bir hale getirebiliyor. Ve hücre çekirdeği olmadığı için yeni protein üretemiyor. Yani hücre çekirdeğini attığı zamanki hangi proteinler varsa içinde o proteinlerle 120 gün boyunca hayatına devam etmek zorunda. Ve kendisini tedavi, kendisini tamir etme konusunda çok kısıtlı imkanlara sahip. Yeni protein üretemediği için. Mitokondri olmadığı için enerji üretimi anaerobik, yani glycolysis olarak da bilinen glikozu işte bileşenlerine ayırarak çok basit bir şekilde enerji üretebilecek bir mekanizmaya sahip. Ama çok enerji kullanan bir hücre aslında. Bu hücre aslında çok fazla fedakarlık yaparak mümkün olduğunca fazla oksijen taşıyabilecek şekilde kendisini değiştirip işte çekirdekten kurtulup, mitokondriden kurtulup kendi içindeki sistemi çok böyle verimli bir şekilde, çok dikkatli bir şekilde devam ettirerek vücuda kan taşımaya çalışan bir hücre. Ve yüzeylere hiç yapışmayan bir hücre. Yani vücutta başka bir hücreye yapışmayan veya başka bir doku duvarına yapışmayan tek hücre kırmızı kan hücresi. Yani o şekilde dizayn edilmiş ve optimize edilmiş bir hücre şekli, hücre çeşidi. Hiçbir yere yapışmaması lazım. Ve başka bir önemli özelliği de bağışıklık hücrelerine, bağışıklık sistemine ait hücrelere, beyaz kan hücrelerine hiç onlara bulaşmayan ve onları aktive etmeyen evading immune cells dediğimiz işte terim. Yani bağışıklık sistemini hiç rahatsız etmeden bütün işlemini yapan bir hücre çeşidi. Ve çok fazla enerji kullanıyor ve bunlar çok önemli. Bu bahsettiğim özellikler biraz sonra anlatırken yaptığımız çalışmaları önemli bir şekilde gündeme gelecek. Bizim labımızın ana fikri, ana konusu burada, bu resimde gösteriliyor. Bizim düşüncemiz şu: sağlıklı ve böyle esnek kırmızı kan hücreleri bizim mikrovasküler, yani küçük kılcal damarları için, bizim kalp damar sağlığımız için, özellikle küçük kılcal damarları düşünecek olursanız çok önemli. Yani kırmızı kan hücreleri ne kadar sağlıklıysa bir insanda, kılcal damarların sağlığı da o kadar iyidir diye düşünüyoruz. Ama kılcal damarlarında dolaşımla alakalı sıkıntılar varsa bir insanda, onun kırmızı kan hücrelerinin özellikleri de bozuk olabilir. Veya kırmızı kan hücrelerinin özellikleri bozuksa kılcal damar sağlığı da işte riske giriyor. Genellikle kalp damar sağlığı konuşulduğu zaman Türkiye'de veya dünyada insanlar hep büyük araştırmacılar ve insanlar genelde büyük kan damarlarının sağlığına odaklanıyorlar. İşte damar tıkanması genelde büyük damarlarla alakalı
konuşuluyor veya kalp damarlarından bahsedildiği zaman bypass olsun, işte kalp damarlarının tıkanıklığı, genelde büyük damarların tıkanıklığı gündeme geliyor veya onların sağlığı gündeme geliyor. Yalnız bizim burada söylediğimiz veya üzerine düştüğümüz konu, kılcal damarlar da büyük damarlar kadar önemli. Hatta kılcal damarlar bizim düşüncemize göre büyük damarların sağlığına kıyasla çok daha önemli. Kılcal damarlarda olan bir sıkıntı çok daha erken başlıyor, çok daha erken oluyor ve büyük damarlardaki aslında hastalıklar, damar tıkanması gibi, işte inme gibi kılcal damarlarda başlayan prosesler aslında. Yalnız işte kılcal damarlardaki bu sorunları, sıkıntıları erken tespit etmek çok zor. Çünkü düşünsenize, bu damarlar çok ince, çok küçük ve bunları vücudun içinde görüntüleyebilmek, oralardan ölçüm yapabilmek çok zor. İşte biz bu yüzden diyoruz ki bu damarlarda ölçüm yapmamıza belki de gerek yoktur. Kırmızı kan hücrelerine bakarak kılcal damarların sağlığı konusunda fikir edinebiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi bu kırmızı kan hücreleri birçok hücre tipiyle, birçok hastalık tipiyle ilişkilendirilebilir. Mesela kırmızı kan hücreleri yapışkansa, yapışkan olmamaları lazım ama yapışkansa veya sertse veya ömürleri kısaysa dolaşımda, anemilerle, sıtma, malarya, sepsis gibi hastalıklarla, işte doğada bulunan zararlı kimyasalların, mesela civa gibi, kurşun gibi, hani bunlar insanlar tarafından tüketilirse birçok hastalıklara sebep olabiliyor ve kırmızı kan hücreleri de burada tabii önemli bir rol oynuyor. Kan bağışı veya işte kan kullanan insanlarda, hani bazı hastalıklardan dolayı bazı insanlar sürekli kan almaları gerekiyor. O durumlarda şeker hastalığı, böbrek hastalıkları ve kalp damar hastalıkları konularında hep kırmızı kan hücreleri bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu hastalıkların teşhisini, tedavisini daha yaygın, daha kolay bir hale getirmek istiyorsanız yapılabilecek en önemli şeylerden birisi kan hücreleriyle alakalı teşhis metotlarını veya kanla alakalı teşhis metotlarını daha kullanılabilir, erişilebilir hale getirmek. Yani kan bazlı teşhisler, düşünecek olursanız, çok kritik bir rol oynuyor birçok hastalık için. Ve bu konuda bir gelişme sağlarsanız teknoloji açısından, bu tür hastalıkların tedavisi, teşhisi bütün dünyada çok ciddi bir şekilde geliştirilebilir. Şimdi önemli başka bir nokta da pek de bilinmeyen aslında bir nokta, kırmızı kan hücrelerinin özellikle vücuttaki ömürleri. Bir sağlıklı bir kırmızı kan hücresi yaklaşık olarak vücutta 120 gün yaşıyor. 120 gün size kısa bir süre olarak gelebilir ama aslında birçok hücre tipi vücutta bu kadar uzun süre yaşamıyor. Mesela beyaz kan hücreleri birkaç gündür ömürleri. Belki bir hafta, bilemediniz. Kırmızı kan hücrelerinin 120 gün boyunca çekirdeksiz, mitokondri olmadan yaşayabilmesi aslında büyük bir mucize, düşünecek olursanız. Ve bu kırmızı kan hücreleri bir de çok fazla iş yapıyorlar, çok enerji harcıyorlar oksijen taşırken ve çok fazla oksidatif stres altındalar. Yani bu oksijen taşımakla alakalı olan proses aslında birçok zararlı başka free radikal dediğimiz iyonlara sebep olabiliyor ve bunlarla da bir yandan bunlarla uğraşıp bir yandan da oksijen taşımak ve hiçbir protein üretmeden, yeni bir protein üretmeden bir hücre için çok zor bir şey ama kırmızı kan hücreleri bunu yapabiliyor. Yalnız bir hastalık durumunda, mesela böbrek hastalığı olan insanlarda, şeker hastalığı olan insanlarda veya hemoglobin proteininde mutasyon olan insanlarda bu 120 gün olan ömür 10-20 güne kadar düşebiliyor. Ve bir hücre 10-20 gün sadece yaşayabiliyorsa vücutta, bu şu anlama geliyor: erken bir şekilde vücutta bu hücre ölecek veya dağılacak veya parçalanacak ve yeni hücre üretilmesi lazım. Çünkü belli bir ihtiyaç var oksijen taşınması için ve bu da kemik iliğinde üretiliyor sonuçta bu hücreler.
kemik iliğinde çok büyük bir strese sebep olabiliyor. Yani kırmızı kan hücreleri 120 gün değil de 20 gün yaşıyorlarsa vücutta kemik iliğindeki kök hücrelerinde çok büyük bir strese sebep olabiliyor. Ve bu kırmızı kan hücreleri normalde dalakta ölümleri gerçekleşiyor ve vücuttan temizleniyorlar. Dolaşımda gerçekleşirse bu hücrelerin ölümü, o zaman işte içindeki zararlı olan hemoglobin ortaya yayılıp kalp damar sağlığına çok büyük negatif etkileri sebep olabiliyor. Ve tabii 20 gün yaşayabiliyorsa bu hücreler, oksijen taşıması olayı da biraz riske giriyor. Ve çok fazla oksijen tüketen organlar, bu arada en yüksek yani hacim başına en yüksek oksijen kullanan organ mesela böbrekler, hemen kısa zamanda böbrekler zarar görüp böbrek hastası olabiliyorsunuz. Bunun sonucunda mesela. Bizim bu konuyla alakalı yaptığımız çalışmalar çok değişik konulardı aslında. Hemen kısaca özetleyeyim. Çok ayrıntıya girmeden. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesi mesela kan bankalarında veya bu kan kullanan hastalarda transfusion dediğimiz durumda acaba biz bu kan hücrelerinin kalitesini geliştirebilir miyiz? Mesela onları daha iyi ortamlarda saklayarak veya bunların kalitesini ölçebilir miyiz? Veya mesela bir hasta çok sık bir şekilde kan nakli kullanıyorsa, kan nakli ihtiyacı varsa ve çok düzenli bir şekilde kan nakli gerektiriyorsa, o zaman o hastaya en sağlıklı kanı vermemiz lazım. Yani işte kan bankalarında şu anda kırmızı kan hücrelerinin veya kan dokusunun kalitesini ölçebilen bir teşhis metodu yok. İşte biz bunu mesela geliştirmek üzerine uğraşıyoruz. Başka bir çalışma konumuzda sentetik kan yapımı. Yani kan bankalarında insanlardan kan almadan biz kan dokusu üretebilir miyiz? Kan hücreleri üretebilir miyiz? Yani insanlara o zaman bağımlılığı ortadan kaldıran bir şey. Her zaman, hemen hemen her zaman kan eksikliği var kan bankalarında, bildiğiniz gibi. Biz acaba bunu üretim metotları kullanarak bu sorunu çözebilir miyiz? Başka bir önemli bir araştırma konusu da bu kırmızı kan hücreleri vücudun her dokusuna, her yerine girip çıkıyor bildiğiniz gibi. Hatta kanser olduğu durumda bile kanserli dokuya, tümöre kırmızı kan hücreleri çok sorunsuz bir şekilde girip çıkabiliyor. O yüzden acaba biz bu kırmızı kan hücrelerini yeni ilaç metotlarını, yeni ilaç mekanizmalarını oralara taşımak için vücudun her yerine çok bağışıklık sistemini harekete geçirmeden taşımak için kullanabilir miyiz? Başka araştırma konularından bir tanesi de bu. Bir de çok ilginç bir konu, şeker hastalığında mesela glikoz molekülünün bağlandığı hemoglobin miktarını ölçerek şeker hastalığının gidişatı konusunda fikir edinebiliyorsunuz. Son 120 gün boyunca hemoglobine bağlanan glikoz miktarını ölçerek bu hasta mesela son 120 gün boyunca yüksek glikoz değerine, yüksek şeker değerine sahip miymiş, değilmiş miymiş, bunu anlayabiliyorsunuz. Yalnız bazı hastalıklarda, kan hücresi hastalıklarında bu süre azalmışsa, yani 120 gün yaşayamıyorsa mesela bu hücreler, o zaman yaptığınız ölçüm yanlış olabiliyor. Biz bununla alakalı işte nasıl daha doğru ölçümler yapabiliriz, o konuda da uğraşıyoruz. Başka bir uğraştığımız konu da anemi. Anemi dünyada kansızlık da denilen olarak bilinen anemi dünyada yaklaşık 1.6 milyar insanı etkiliyor. Dünyanın %25'i yaklaşık bu. Yani her 4 insandan birisi anemik dünyada. Birçok farklı sebepleri var. Beslenmeyle alakalı sebepler, demir eksikliği, sıtma. Mesela Afrika'da, Hindistan gibi yerlerde sıtma yüksek miktardaysa orada da anemi olabiliyor. Başka bir sebebi de hemoglobin hastalıkları. Bunlar genetik hastalıklar. Mesela Akdeniz anemisi, oral hücreli anemi gibi. Bu tür hastalıklarda yaklaşık 0,5 milyar insanı etkiliyor dünyada. Yani dünyadaki popülasyonun %7'si gibi. Çok büyük rakamlar bunlar. Ve bu hastalıklar, sırf anemi ve hemoglobin hastalıklarına dikkate alırsanız, bu hastalıkların hemen hemen hepsi
düşük ve orta gelirli ülkelerde mevcutlar. Dolayısıyla bu konuyla alakalı bir teknoloji geliştirecekseniz veya tedavi geliştirecekseniz bunu dikkate almanız lazım. Yani yüksek gelirli Batı ülkeleri için değil de orta ve düşük gelirli ülkeler için teknoloji üretmek çok daha büyük etkiye sebep olabilir bu hastalıklar konusunda. Şimdi bu hastalıkların sebeplerine bakacak olursanız, genetik hemoglobin hastalıklarına bakacak olursanız mesela yüzlerce var aslında değişik genetik mutasyonlar hemoglobini etkileyen, ama en önemlilerinden bir tanesi orak hücreli anemi veya sickle cell disease olarak bilinen bir hastalık türü. Bu Akdeniz anemisinden, yani Türkiye'nin özellikle güneyinde de çok yaygın olan Akdeniz anemisinden çok daha ciddi bir genetik hastalık. Bu kırmızı kan hücrelerinin özelliğini çok değiştiren ve çok kalp damar sağlığı konusunda, böbrek ve beyin sağlığı konusunda çok büyük etkileri olan bir hastalık. Bu da işte aslında bu hastalık kırmızı kan hücrelerinin vücutta ne kadar önemli olduğunu gösteren hastalıklardan bir tanesi. Bu durumda, bu hastalıkta şöyle bir değişiklik oluyor. Hemoglobin üreten gen, yani hemoglobin üretiminden sorumlu olan gende bir tane mutasyon varsa, mesela burada görüldüğü gibi yukarıdan ikinci kısma bakarsanız, glutamin valinle değiştirildiği zaman bu mutasyondan dolayı taşıyıcı oluyor bir insan. Hemoglobin AC, yani A normal hemoglobin, S de sickle hemoglobin olarak düşünecek olursanız, hem yarısı sağlıklı, yarısı sağlıksız hemoglobin olarak üretiliyor ve bu taşıyıcı oluyor bu durumda bu insan. Taşıyıcıysanız eğer bir hemoglobin hastalığı için genelde çok büyük etkileri olmuyor vücuda. Gene biraz oluyor mesela böbreklerde falan, ama normal sağlıklı bir yaşam sürebiliyor bu insanlar. Bu mutasyon hem anneden hem babadan gelirse homozygous deniyor buna. Yani iki gende de, bu proteini üreten iki gende de mutasyon varsa, gördüğünüz gibi burada glutamin valinle değişmiş iki tarafta da. Bu işte hem hemoglobin iki bileşeni, iki beta bileşeninde de bir mutasyona sebep olduğu zaman çok daha ciddi sorunlara sebep olabiliyor. İşte bu durumda sickle cell anemisi sahip olmuş oluyor bu kişi. Bu hastalık demek. Yani iki anneden de babadan da alırsanız bu geni, o zaman işte bu hastalığa sahip oluyorsunuz ne yazık ki. Ve bu da işte büyük sıkıntılara sebep oluyor. Aradaki fark, yani bu mutasyon neden hemoglobini değiştiriyor ve kırmızı kan hücrelerini değiştiriyor diye soracak olursanız, normal hemoglobin suyu seven, hidrofilik dediğimiz, yani suda çok kolay çözülebilen, böyle kristalleşmeyen veya dibe çökmeyen bir yapıya sahip normal hemoglobin, ki öyle olması lazım düşünecek olursanız. Kırmızı kan hücresinin içinde homojen bir şekilde dağılabilmesi için suyu seven ve suda çözülebilen bir özelliğe sahip olması lazım. Yalnız bu orak hücreli anemide, sickle hemoglobinde ne yazık ki böyle değil. Bu mutasyon hemoglobinin hidrofobik, yani suyu sevmeyen, böyle dibe çökebilecek, presipite olabilecek bir özelliğe sahip olmasına sebep oluyor. Ama sadece bir durumda, oksijen az olduğu durumda. Yani dokularda mesela hemoglobin oksijeni verdiği zaman oksijen miktarı azalıyor ve polimerize olabiliyor. Bu durumda hemoglobin, işte bu büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. İşte bundan dolayı da bu hastalık ortaya çıkıyor. Bu polimerize olan, yani şöyle düşünün, buz kristalleri gibi kristallere dönüşüyor hemoglobin kırmızı kan hücresinin içinde. Hem hücreye zarar veriyor, hem hücrenin yapısına zarar veriyor, yüzey özelliklerine zarar veriyor, elastik özelliklerine zarar veriyor ve bu da çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Damar tıkanıklığı gibi. Bu hastalıklara bakacak olursanız gene dünyada 300 milyon kişi bu hastalığın taşıyıcısı, 30 milyon kişi de bu hastalığa sahip. Yani hem anneden hem babadan alarak bu hastalığa sahip ve dünyada genelde bu insanların ömrünü 50 yaş kadar azaltabiliyor. Yani 50 yıl daha az yaşıyor bu hastalığa sahip olan insanlar. Batılı ülkelerde, Amerika, Avrupa'da bu hastalık erken teşhis edilebiliyor ve tedavi edilebiliyor. O yüzden gene hayatı kısaltıyor 30 yıl kadar bu durumda.
Ama tabii yani birçok yeni gelişmeler her sene ortaya çıkıyor. Yeni tedaviler, yeni teşhisler ve hani Batı'da genelde bu hastalık iyiye gidiyor. Yalnız dünya genelinde %99'u bu hastaların Afrika'da ve Hindistan'da yaşıyor. Orada çok bir gelişme yok. Bizim işte üzerinde uğraştığımız şey bu tür hastalar için, bu tür durumlar için yeni teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirebilir miyiz? Şimdi biraz işin temellerini ben size anlatmak istiyorum. Ve şunu anlamanızı istiyorum aslında. Yeni teknoloji geliştirmek için, yeni inovasyonlar yapmak için önce temellerinizin çok kuvvetli olması lazım. Yani bir hastalık için teşhis metodu geliştiriyorsanız veya tedavi metodu geliştiriyorsanız zamanınızın %70'ini, 80'ini, belki de 90'ını bu hastalığın neden olduğunu, nasıl olduğunu ve ne tür fiziksel, kimyasal değişikliklere sebep olduğunu anlamanız çok önemli. Ya mesela ben size teknoloji sunumu yapıyorum aslında. Hani nasıl böyle teknolojiler geliştirebiliriz diye sunum yapıyorum ama dikkat ederseniz zamanımın çoğunu bu hastalığı anlamak, hangi insanları etkiliyor bu hastalık, vücutta nasıl değişikliklere sebep olabiliyor, dünyanın neresinde daha çok yaygın ve niye bu hastalık oluyor? Moleküler düzeyden başlayarak hücre düzeyine, ondan sonra doku düzeyine, sistem düzeyine ve vücuttaki etkilerini anlamak üzerine sunum yapıyorum dikkat ederseniz. Hiç teknolojiden bahsetmedim size. Hiç nasıl bir teknoloji geliştirdiğimizden, niye öyle geliştirdiğimizden henüz bahsetmedim. Hala temellere odaklanıyorum. İşte bu maksatlı bir şekilde bunu yapıyorum. Çünkü temelleri önce çok iyi yerine oturtmanız lazım ki her sorunu çok iyi bir şekilde anlamanız lazım ki ona uygun teknolojiyi geliştirebilin. Birazdan biraz teknolojiden bahsedeceğim. O zaman da başka şeyler de söyleyeceğim ama hemen size şimdi hemoglobinden biraz daha bahsedeyim. Hemoglobinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu Bohr efekt dediğimiz düşük oksijenli ve yüksek oksijenli ortamda ki özelliklerinde olan farklar. Hemoglobin öyle özel ve öyle çok ilginç bir şekilde tasarlanmış bir molekül ki ortamda oksijene ihtiyaç varsa oksijeni verebilecek şekilde kendisini değiştiriyor. Ortamda oksijen yoksa oksijeni verecek şekilde kendini değiştiriyor. Ortamda oksijen çoksa ve kendinde oksijen azsa o zaman oksijeni alabilecek şekilde kendini değiştiriyor. İşte bu özellikle Bohr efekt. Bohr efekt belki duymuşsunuzdur biyoloji dersleri aldıysanız. Hemoglobinin pH yani ortamın asiditesine bağlı olarak oksijen ilgisine olan değişikliği olarak özetlenebilir. Bu da Christian Bohr tarafından aslında 100 yıldan fazla zaman önce bulunmuş bir özellik. Çok önemli bir özellik hemoglobin için. Şundan dolayı oluyor. Mesela karbondioksit miktarı ortamda fazlaysa mesela dokular ortamdaki işte oksijeni, şekeri kullanıp metabolik artıklar ortaya çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de karbondioksit. Karbondioksit suda çözüldüğü zaman ve karbonik anhidrase diye bir enzim de ortamda varsa ki var kanda, bu şekilde o karbondioksitin çoğu taşınıyor zaten. Bu karbondioksit karbonik asit ve bikarbonata dönüştürülüyor. Ve bu da ortamdaki pH'i yani asiditeyi arttırıyor. Ortam daha asidik hale geliyor. Ve hemoglobin hemen bunu anlayıp ortama daha çok oksijen verecek şekilde kendi oksijen bağlanma özelliğini azaltıyor. Ve böylece ortama daha çok oksijen vermiş olabiliyor hemoglobin. Ve bu aslında hemoglobinin dokularda daha kolay oksijen verebilmesini, ciğerlerde de oradaki pH oranı daha yüksek olduğu için daha kolay oksijen alabilmesini sağlıyor. Ve hemoglobin her seferinde ciğerlerden geçtikçe, dokulara gittikçe her saniye belki de bu özelliğini değiştirebiliyor. Yani oksijen tutum özelliğini veya oksijen salım özelliğini değiştirebiliyor. İşte bu hemoglobinin çok önemli, çok temel özelliklerinden bir tanesi. Size neden bundan bahsediyorum? Belki merak ediyorsunuzdur. Çünkü hemoglobin hastalıklarında, kan hastalıklarında bu özellik
Hemoglobinin bu özelliği ne yazık ki sekteye uğrayabiliyor veya böyle çalışmayabiliyor. Mesela bunu ölçebilirseniz, bu özelliği ölçebilirseniz basit bir şekilde, siz işte hemoglobinin bu en temel fonksiyonlarından bir tanesini, en temel özelliklerinden bir tanesini ölçmüş olursunuz. Ve bunun hastalıkla olan ilişkisini tespit edebilirsiniz. Mesela bizim bu konuyla alakalı önemli çalışmalarımız var. Bu hemoglobinin pH bazlı oksijen ilgisini nasıl ölçebiliriz? Mesela bununla alakalı teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. Başka bir önemli özelliği de kırmızı kan hücresinin metabolizmasına gireceğiz şimdi birazdan. Yüksek bir yerlere gittiğiniz zaman belki duymuşsunuzdur. Bir dağın tepesine gittiğiniz zaman, mesela Ağrı Dağı'na çıkarsanız Türkiye'de, oradaki oksijen miktarı, havadaki oksijen miktarı az olacak. Yani siz dokularınızdaki oksijen ihtiyacı değişmeyecek. Hala belki de daha fazla yüksek bir yere çıktınız, hareket ediyorsunuz, ne bileyim yürüyorsunuz, koşuyorsunuz belki. Oksijen miktarı artacak, sabit kalacak veya artacak. Yalnız ortamdaki oksijen miktarı az. İşte bu durumda kırmızı kan hücreleri hemen gene bunu hissedip, ortamdaki oksijen miktarını hissedip, o hemoglobinin oksijen ilgisini, affinity'sini değiştirip daha optimal bir moda getirebiliyor. Oksijeni daha verimli bir şekilde ciğerlerden dokulara taşımak için. Ciğerlerde daha az oksijen erişimi var düşünecek olursanız, havadaki oksijen azaldığı için. Bunu da 2,3-DPG denen bir allosterik efekttir. Yani küçük bir molekül hemoglobine gidip yapışıyor. Kırmızı kan hücresi bunu üretebiliyor. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Hücreye kırmızı hemoglobine gidip yapışıyor ve kırmızı hemoglobinin oksijen yapışma özelliğini, oksijene bağlanma özelliğini daha da azaltabiliyor. Yani hemoglobin çok daha kolay oksijen verebiliyor dokulara. Bu da önemli bir özellik ve bu da bozulursa gene hastalıklara sebep olabiliyor hemoglobinde. Mesela değişik durumlarda orak hücreli anemi veya anemi durumunda bu 2,3-DPG dediğimiz bu efektör, bu küçük molekül kırmızı kan hücrelerinde çok yüksek miktarlarda bulunabiliyor. Neden? Çünkü yeterince kan hücresi olmadığı için veya yeterince kırmızı kan hücreleri yeterince yaşayamadığı için vücutta bu kırmızı kan hücreleri şöyle düşünüyorlar. Burada yeterince oksijen yok herhalde. Bu 2,3-DPG'yi arttıralım. Daha çok oksijen taşıyalım diye düşünüyorlar mesela dokulara. Ama bu çok fazla da yaparlarsa hücrede başka sorunlara sebep oluyor. Ondan da bahsedeceğim. Yüksek irtifaya gittiğiniz zaman bu molekülün üretimi artıyor. Mesela balinalar derin okyanuslarda, denizlerde derin yerlere gittiği zaman, orada ve uzun süre kaldıkları zaman hemoglobinlerindeki oksijeni mümkün olduğunca çok kullanmaya çalışıyorlar. Yani bütün oksijeni kullanmaya çalışıyorlar ki orada uzun süre kalabilsinler. Bu da gene 2,3-DPG ve pH arasındaki etkileşimle olan bir şey. İşte bu efektör, mesela bu molekülün üretimi kırmızı kan hücresi içinde fazla oluyorsa, bu özellikle hemoglobinin bu özelliği değişebiliyor. Şimdi onunla alakalı sickle orak hücreli anemide mesela ne oluyor kısaca bahsedeyim size. Mesela orak hücreli anemide veya başka kan hastalıklarında bu 2,3-DPG dediğimiz küçük molekülün miktarı çoksa, yani hücre mümkün olduğunca hemoglobinden oksijen almaya çalışır bir şekilde durumu değiştirmişse veya ortamda pH düşükse, karbondioksit miktarı arttığı için, o zaman bu kırmızı kan hücrelerinin içindeki hemoglobin, özellikle orak hücreli anemide düşük oksijenli bir konumda stabilize oluyor. Yani çok fazla oksijenini hemen verip oksijensiz kalıyor ve ne oluyordu mesela bu orak hücreli anemide? Hemoglobin suyu sevmez bir duruma dönüştüğü için düşük oksijenli bir ortamda polimerize oluyor. Yani sizin bu vücudun daha çok oksijen taşıyabilmek ve daha çok oksijen verebilmek için geliştirdiği mekanizma birdenbire bu kırmızı kan hücrelerini ve hemoglobini negatif bir şekilde etkiliyor. Yani
bir yandan kırmızı kan hücreleri çok fazla oksijen taşıyıp oksijen verirken bir yandan da kendisine zarar veriyorlar. Ve bu durumda takılıp kalabiliyorlar. Yani çok düşük 2,3-DPG, çok yüksek 2,3-DPG, çok düşük pH durumunda hücre takılıp kalabiliyor. Polimerize oluyor hemoglobinler ve artık oksijen taşıyamaz hale gelebiliyor. Ve bunun nasıl gerçekleştiği, bu kinetik bir durum. Yani bu çok zamana bağlı bir durum ve insanda değişik hastalarda bu zamana göre, duruma göre değişen bir durum. Mesela bizim çalışmalarımızdan bir tanesi bu temel bilgiyi kullanarak kırmızı kan hücresinin fonksiyonu üzerindeki, hayat süresi üzerindeki, sağlığı üzerindeki özellikleri ölçebilir miyiz? Ve bununla alakalı yeni ilaçlar, yeni tedaviler geliştirebilir miyiz? Mesela düşünün bu özelliği, yani bu yüksek 2,3-DPG veya düşük pH durumunu tersine çevirecek bir yeni ilaç mekanizması, yeni bir hedef mekanizma geliştirebilirsek bunu belki de tedavi edebiliriz veya hücrelerin o takılıp kaldığı o durumdan çekip çıkarabiliriz. Bununla alakalı mesela çalışmalarımız var. Burada hemoglobinin oksijen alma, oksijen verme kinetiklerini çalışıyoruz. Ve yeni affinity, hemoglobin oksijen affinity'sini değiştiren yeni moleküller keşfetmeye çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmaları labımızda Zoe diye bir doktor öğrencisi yapıyor. Resmini burada görüyorsunuz. Bu arada bizim bu konulara ilginiz varsa, bu konularla alakalı hem temel çalışmalar hem de teknoloji geliştirmeyle alakalı labımızda her zaman yeni doktora ve postdoktora pozisyonları mevcut. Bana e-mail gönderebilirsiniz. İsmimi aratırsanız internette bulursunuz. Bu konulara ilginiz varsa benimle iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu 2,3-DPG olayına birazcık daha bakacak olursanız olayın metabolik özelliklerine birazcık girmemiz lazım. Gene dikkat ederseniz teknolojiden bahsetmiyorum çünkü bunları anlamak çok önemli. Bu işin temelini anlamak çok önemli. Şimdi normal bir sağlıklı bir hücrede glukoz molekülü mitokondri olmadan pyruvate ve laktate'e çevrilerek glycolysis dediğimiz metotla enerji üretebiliyor hücre. Ve her glukoz molekülü için 2 tane ATP denilen molekül üretiliyor. ATP bildiğiniz gibi hücrenin enerji para birimi. 2 ATP üretebiliyor. Sickle hücrede, yani orak hücreli anemide, kırmızı kan hücreleri veya başka kan hastalıklarında da hücre ATP üretmekten feragat edip, yani büyük bir fedakarlık yapıp ATP üretmiyor ve burada LR shunt dediğimiz Luebering-Rapoport shunt'ı kullanarak 2,3-DPG dediğimiz küçük molekülün üretimini arttırabiliyor. Bunu arttırarak hemoglobinin oksijen affinity'sini azaltıp daha çok oksijen taşımaya çalışıyor aslında dokulara. Yalnız bunu yaptığı sürece, yani her shunt yapıldığı zaman bir tane oksijen molekülü daha az üretilmiş oluyor. Yani hücre kendisi artık enerji üretmekten vazgeçip bütün enerjisini, bütün odağını oksijen taşımaya, oksijen vermeye adıyor. Ve bu da hücrede enerjiye bağlı olan proseslerde, enerjiye bağlı olan gerekli şeyler içinde büyük sıkıntılara sebep oluyor. Hücre artık kendi bakımını yapamıyor. Kendisi enerji kullanması gereken şeylerde enerji kullanamıyor. Başka bir enerji kaybı da daha aşağıdaki bir noktada oluşuyor. Bu da PKR dediğimiz pyruvate kinase denen bir pyruvate kinase denen bir tane enzimin aktivitesiyle alakalı. Dediğimiz gibi kırmızı kan hücreleri yeni protein üretemiyorlar. Hücre çekirdekleri olmadığı için halihazırdaki enzimlerle, halihazırdaki proteinlerle iş yapmaları lazım. Ama işte enerji az olduğu için hücrenin içinde ve bu oksijen taşımayla alakalı bazı zararlı free radikal dediğimiz şeyler ortaya çıktığı için, onları çok iyi manage edemediği için bu PKR'ın aktivasyonu da azalıyor ve daha az ATP üretiyor hücre. Yani hücre daha az enerji üreterek işte etraftaki dokulara daha çok oksijen taşımaya çalışıyor. Bu da onun ömrünü, sağlığını azaltıyor. İşte mesela bizim üzerinde uğraştığımız konulardan bir tanesi
bu prosesleri birazcık daha geri çevirerek veya hücreyi birazcık daha daha az stresli hale getirerek, enerji üretimini arttırarak acaba yeni bir tedavi şekli ortaya çıkarabilir miyiz ve hücreyi daha sağlıklı hale getirebilir miyiz? Şimdi bakacak olursanız bu bahsettiğimiz bütün bu konulara, bu hücrenin ATP üretimini azaltarak daha çok oksijen taşıma gereksiniminden dolayı enerji miktarı azalıyor hücrede. Ve enerjiye bağlı bütün prosesler, mesela bu iyonları taşıyan kanallar, sodyum, potasyum kanalları gibi, klor kanalları gibi kanallar ATP'ye bağlı oldukları için bunu gerçekleştiremiyorlar. Ve hücre su kaybedebiliyor. Bu kanallar çalışmazsa hücre su kaybediyor ve dehydrate oluyor. Yani susuz kalıyor hücrenin içi. Ve bundan dolayı hücre çok daha böyle öz ağırlığı çok daha yüksek, density çok daha yüksek bir hale dönüşebiliyor. Yani su miktarı ne kadar azalırsa hücre o kadar daha böyle yoğun bir hale geliyor ve içerideki yoğunluk arttığı zaman hemoglobin molekülleri de kristalize veya polimerize olma özellikleri varsa onların polimerize olma ihtimali de o kadar artıyor. İşte başka prosesler de mesela hücre zarını, hücrenin iskeletini tedavi etmeyle, yani onları düzeltmeyle, onun bakımını yapmayla olan görevli prosesler de ATP'ye bağlı. Onlar da gerçekleşemiyor. Reactive Oxygen Species dediğimiz bu oksijen taşımayla alakalı ortaya çıkan iyonların işte stabilize edilmesiyle alakalı, etkisiz hale getirilmesiyle alakalı olan prosesler de ATP'ye bağlı, enerjiye bağlı. Onlar da gerçekleşemiyor. Yani hücre kendi sağlığından, kendi esnekliğinden, kendi özelliklerinden, önemli özelliklerinden fedakarlık yaparak oksijen taşımaya çalışıyor ve bu şekilde sağlıklı hale gelebiliyor. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şey, bizim laboratuvarda, biz acaba bu özellikleri ölçebilir miyiz? Mesela kırmızı kan hücrelerinin bu prosesten etkilenen özelliklerini, değişimlerini, mesela yapışkanlığındaki değişimi, elastisisi, deformability'si, yani ne kadar esnekliğindeki değişimini, öz ağırlığındaki değişimi ölçebilir miyiz? Veya hücrenin içindeki hemoglobin kompozisyonunu ölçebilir miyiz? Yüzde kaçı mesela sağlıklı hemoglobin, yüzde kaçı sağlıksız hemoglobin? Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman küçük kanallarda, yani küçük kılcal damarlarda kanın akışkanlığını ölçebilir miyiz? İşte büyük bir, önemli bir bizim labımızdaki prensip şu: bir şeyi ölçemezseniz, yani bir negatif bir durumu veya herhangi bir prosesi ölçemezseniz onu geliştirmeniz de mümkün olmaz. Yani ölçebilecek bir şeyiniz olması lazım ki o ölçümü yapıp nerede olduğunuzu anlayıp ondan sonra geliştirmeye çalıştığınız zaman onu ne kadar geliştirebildiğinizi anlayabilin. İşte bu durumda bizim geliştirdiğimiz teknolojiler, hala teknolojilerden bahsetmedim dikkat ederseniz, ki maksatlı olarak bahsetmiyorum çünkü temeller çok önemli. Bunları ölçmek üzerine. Mesela değişik hastalık durumlarında ağrıyla ve vücuttaki düşük oksijen miktarı, hipoksi dediğimiz durumla alakalı olarak nasıl bu özellikler değişiyor? Kırmızı kan hücrelerinin özelliklerini bu durumlarda nasıl ölçebiliriz? Bu özellikleri ne tür teknolojiler geliştirerek ölçebiliriz? Ve onu bu sağlıklı konumdan sağlıklı bir konuma nasıl getirebiliriz? Mesela bazı başka ilaçlar var. Adhesion Inhibition dediğimiz, yani bu yapışmayı engelleyen antibody bazlı ilaçlar var. Bir tanesi yakın zamanda mesela burada klinik onay aldı ve kullanılıyor. Bu yapışmayı engelleme olayını nasıl ölçebiliriz? Genelde mikrofluidik teknolojiler geliştirerek, mikro akışkan teknolojileri geliştirerek bunu yapıyoruz. Başka bir soruda mesela kırmızı kan hücresinin ve hemoglobini modifiye eden, oksijen bağlama özelliğini mesela modifiye eden ilaçların etkilerini nasıl ölçebiliriz? Bunlar düşünecek olursanız hep hücre boyutunda. Bir tane hücre daha önce gösterdiğim gibi 7 mikron civarında. Yani bir kırmızı kan hücresi saç telinin 20'de biri
küçüklüğünde, yani çok küçük hücreler. İşte o hücre boyutunda bu ölçümleri nasıl yapabiliriz ve hastanın kanını kullanarak nasıl yapabiliriz? Çok ulaşılamaz, çok zor teknolojiler değil de kullanılabilir, erişilebilir teknolojilerle bunu nasıl yapabiliriz? Daha yeni gelişmekte olan tedavi yöntemlerinden bir tanesi de gen tedavisi. CRISPR-Cas9'ı duymuşsunuzdur belki. Hücrenin genetiğini modifiye ederek hücreleri bu mutasyonları değiştirmek üzerine bir teknoloji biliyorsunuzdur. Kök hücreleri mesela insandan alıp, hastadan alıp laboratuvar ortamında bu kök hücrelerindeki mutasyonu düzeltip ondan sonra vücuda geri koyduğunuz zaman bu kök hücreleri sağlıklı kan hücreleri üretmeye başlayacaklar. Yalnız tabii bu gen tedavisi %100 verimli olarak çalışan bir tedavi çeşidi değil hala. Hastadan hastaya göre de farklılık gösterebiliyor. Ve gen tedavisi uygulandığı zaman bir hastaya ne kadar verimli bu gen tedavisi çalışmış olacak ve kırmızı kan hücreleri bundan ne kadar faydalanabilecek, kırmızı kan hücrelerinin yüzde kaçı sağlıklı üretilecek ve bu ölçümleri nasıl yapabiliriz? Yani bu değişiklikleri nasıl gözlemleyebiliriz ve ölçebiliriz? Bununla alakalı teknolojiler geliştiriyoruz. Burada ben artık durayım. Süre bitmek üzere, sorular için biraz zaman kalsın. Yalnız işte özellikle size burada anlatmaya çalıştığım şey, hangi konuda çalışırsanız çalışın, önemli olan önce sorunu çok iyi anlamak, olayın temellerini çok iyi anlamak, herhangi bir teknoloji geliştirme aşamasına gelmeden önce çok iyi bir şekilde ne ölçmeniz gerekiyor veya neyi düzeltmeniz gerekiyor, neyi tedavi etmeniz gerekiyor ve hangi tür insanlarda, nerede yaşayan insanlarda bu çok önemli. Size özellikle hiç teknolojiden bahsetmedim. Çünkü teknoloji geliştirme konusunda birçok farklı yaklaşım sergilenebilir. Birçok farklı teknoloji bir sorunu çözmek için kullanılabilir, fayda sağlayabilir. Ama problemler bir tane, temeller bir tane. Yani çok önemli ve temelleri anlamak, olayın temellerini, problemin temellerini anlamak çok önemli. Çünkü o bir tane. Teknoloji yalnız 100 farklı teknoloji o sorunu çözmek için kullanılabilir. Ben size mesela bir tane teknoloji çeşidinden bahsedersem burada, o teknoloji her şeyi çözecek veya en iyi teknoloji anlamına gelmiyor. Bizim yaklaşımımız, bizim design kriterlerimize bağlı olarak geliştirdiğimiz teknoloji o şekilde gelişmiş olur. Yalnız sorun aynı sorun, hastalık aynı hastalık. Kırmızı kan hücrelerinin mesela bu durumda yaşadığı sıkıntı aynı sıkıntı. Bunları anlamak çok önemli. Burada ben durayım. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümüne hemen geçebiliriz. Tabii ki. Tamamdır. Hemolitik kan bozukluklarında meydana gelen kırmızı kan hücrelerinin deformasyonu hastalık patofizyolojisinde ne gibi zararlara neden olur? Evet, güzel bir soru. Sunumda da kısaca bahsettiğim gibi bu kırmızı kan hücrelerinin özellikleri değişirse, daha yapışkan ve daha sert hale gelirlerse kanın akışkanlığı değişiyor. Mesela kan, şöyle düşünün, su kıvamından bal kıvamına geçebiliyor. Düşük oksijen olan ortamlarda. Ve suyu mesela bir yerden akıtmak, bir balığı akıtmaya kıyasla çok daha kolay düşünecek olursanız. Ve bal kıvamında olan bir kan bazı yerlerde tıkanıklıklara sebep olabiliyor. İşte bunları ölçebilmek, bunları öngörebilmek, bunların teşhisini yapabilmek çok önemli. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hı. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Bu YouTube'dan geliyor. Tanı için altyapıya gerek duymayan elektrik ya da büyük makineler ve benzeri aynı zamanda doğaya geri kazandırılabilecek yöntemler geliştirebilir miyiz? Evet. Bizim işte araştırmamız aslında tam olarak bunun üzerine. Şimdi elektrik şöyle, elektrik mutlaka gerekecek ama onu hani siz pil ve işte şarj edilebilen pil aracılığıyla elektriği sağlarsanız, hani bir elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan, bir jeneratöre ihtiyaç duymadan o da olabilir. Çünkü düşünecek olursanız
dünyanın çok büyük bir kısmı şimdi artık cep telefonları kullanıyor veya işte tabletler kullanılıyor, çok yaygın. Mesela Afrika'da en çok kullanılan teknolojileri cep telefonu teknolojileri ve insanlar bir şekilde o cep telefonlarını her gün şarj edip kullanabiliyorlar. İşte mesela bizim geliştirdiğimiz bazı teknolojiler aynı Android tarzı telefonlar biliyorsunuz çok yaygın. Micro USB kullanarak şarj edilebilen, telefonunu şarj etmekle hemen hemen aynı süre ve aynı enerji gerektiren cihazlar geliştirdiğimiz zaman cep telefonu teknolojisi üzerine de birazcık bunu bağlayabilirseniz, mesela bağlantı konusunda işte sonuçta bu teknolojiler çok miktarda veri açığa çıkarıyor. Bu verinin de tabii bir şey yapılması lazım, saklanması lazım, bir yerlerde aktarılması lazım. Yani cep telefonu şebekesi ve cep telefonu şarj ve pil teknolojisi üzerine bir teknoloji kurabilirseniz o zaman yaygınlığı çok daha fazla oluyor. Yani sürekli elektrik prizine bağlı olması gerekiyorsa mesela sizin cihazınızın elektrik kesildiği durumda sıkıntı olabiliyor. Mesela bizim Afrika'da yaptığımız birçok çalışma sırasında elektrik kesintileri yaşandı. Yani bizim teknolojiler kendi içlerinde pilleri olduğu için, şarjları olduğu için hiç sıkıntı olmadan bu çalışmaları yapabildik. Şu anda zaten o şekilde kullanılıyor bu teknolojiler. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Bu da YouTube'dan geliyor. Kırmızı kan hücrelerinin manyetik levitasyonu yönteminizde geliştirilmesi gereken yöntemler nelerdir? Mevcut haliyle tüm orak hücre anemelerini tespit etmek mümkün müdür? Evet, güzel bir soru. Biz zaten bu konuda Gözde Durmuş hocamızla beraber çalışıyoruz. Belki Gözde hocayı tanıyorsunuzdur. Belki İrem Gözde hocanın çalışmalarından esinlenerek bu soruyu sormuştur. Zaten biz kırmızı kan hücrelerini manyetik levitasyon yöntemi kullanarak mikro kanallar içerisinde levitate edip, yani böyle manyetik alan içinde belli bir konuma getirip ondan sonra onların öz kütlesini ölçebiliyoruz. Bununla alakalı çok yakın zamanda da bir yayın yaptık. Sizinle de paylaşabilirim eğer bana e-mail gönderirseniz. Ve evet, bu hücrenin öz kütlesini ölçerek bu hücrenin sağlığı konusunda fikir edinebiliriz. Birçok farklı hastalık hücrenin öz kütlesini değiştirebiliyor. Gözde hocamız işte kanser hücreleri konusunda bu konularla alakalı bayağı ilginç çalışmalar yaptı. Mesela kırmızı kan hücreleri açısından da dediğimiz gibi enerji üretiminde bir sıkıntı varsa, iyon kanalları çalışmıyorsa hücrenin öz kütlesi artabiliyor ve bu da bir hastalığa işaret edebiliyor. İrem'in de dediği gibi hücre anemilerini, değişik kan hastalıklarını bu şekilde tespit edebiliriz. Aynı zamanda tedavilerin işe yarayıp yaramadığını da tespit edebiliriz. Kırmızı kan hücrelerin sağlığı gelişiyorsa, daha sağlıklı hale geliyorlarsa öz kütlelerinin de azalması lazım. İşte mesela biz buna bakarak acaba hastalık tedavi oluyor mu, bu ilaç işe yarıyor mu, bunu da tespit edebiliyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Tabii ki. Mikrovasküler tıkanıklıklarda mikro akışkanların kullanılmasının faydaları nelerdir? Evet. Şimdi bizim laboratuvarımızdaki işte önemli konulardan bir tanesi mikro akışkanlar yöntemleri üzerine çalışan sistemler, teknolojiler geliştirmek. Vücuttaki aslında mikro vasküler dediğimiz bu kılcal damarlar bir nevi aslında mikro akışkan teknolojiler gibi çalışıyor. Yani çapları, akış özellikleri, işte bir taraftan öbür tarafa olan basınç, akış hızı, bunlar hep bizim işte bu geliştirdiğimiz mikrofluidik dediğimiz veya mikro akışkan dediğimiz cihazlar gibi çalışıyor aslında. Yani aslında bu mikro akışkanlar teknolojilerinin ortaya çıkma noktalarından bir tanesi vücuttaki kılcal damarların çalışma mekanizması, çalışma mantığı. Yani mikro akışkan sistemleri kullanmak veya mikro akışkan sistemleriyle bu araştırmaları yapmak aslında çok mantıklı, çok alakalı. Biz vücuttaki kılcal damarlarındaki ortamı, kanın akış ortamını, işte kan damarları hücrelerinden tutun da kanın özelliklerine kadar çok iyi bir şekilde bu teknolojileri kullanarak replike edebiliyoruz laboratuvar ortamında. Ve çok benzer, yani vücutta olan işlemleri, vücutta olan prosesleri çok benzer durumlar ortaya çıkarıp
hastalıkları bu şekilde çalışabiliyoruz. İyi bir soru. Çok teşekkür ederim. Hemen bir sonraki soru YouTube'dan geliyor. Aplastik anemiden şüphelenilen durumlarda biyopsi işlemi uygulanmadan geliştirdiğiniz cihazlarla teşhis yapılabiliyor mu? Bu da gayet güzel bir soru. Henüz biz bu konu üzerine çalışma yapmadık ama çok mantıklı bir soru ve yapılabilir. Henüz böyle yapılmış bir şey yok. Yani burada da aslında düşünecek olursanız mantık şu: biyopsi demek vücuttan bir doku örneği almak demek ki bu çok hani zor, acı içeren, özel bir durum, yani özel bir ameliyat ortamı falan gerektirebilen bir durum. Buradaki mantık şu: hani bir kan örneği alarak aplastik anemi ile alakalı teşhis yapılabilir mi? Bizim aslında araştırma programımızın işte en büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Biz bir tane kan testiyle kan hücrelerinin özelliklerine bakarak vücudun başka herhangi bir yerinde olan bir hastalığı teşhis edebilir miyiz? Mesela kemik iliğinde olan bu aplastik anemi mesela kemik iliğiyle alakalı bir hastalık veya işte böbreklerde olan, akciğerlerde olan bir sıkıntıyı basit bir kan numunesiyle tespit edebilir miyiz? Kan hücrelerinin özelliklerine bakarak. Çok mantıklı bir soru. Yalnız henüz bu konuda yapılmış bir şey değil. Yani bakılabilir buna. Çok teşekkür ederim. Hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Aneminin çocuk hastalarda daha çok bilişsel hasarların neden olmasının sebebi nedir? Bu da çok güzel ve önemli bir soru ve hani hali hazırda üzerinde çok araştırma yapılan bir konu. Sebebi aslında çok bence çok yani basit bir sebebi var. O da şu: anemi demek yeterince kan hücresi ve yeterince hemoglobin molekülü yok demek. Yani sizin oksijen taşıyabilecek kapasiteniz kanda az demek. Ve bu durumda oksijen dokulara az gittiği zaman oksijen sıkıntısından, oksijen azlığından en çok etkilenen organlardan bir tanesi beyin. Yani beyne yeterince kan gitmiyor dediğimiz mesela veya bu durumda belki de kan gidiyor ama kanın içinde yeterince oksijen yok. Beyin hücreleri yeterince oksijene ulaşamazsa aynı şey gibi düşünün. Yani iyi beslenmezseniz, beslenmeyle alakalı sıkıntılar yaşarsanız vücutta birçok sıkıntı olabilir. Hani beyin gelişimini de etkiler. Oksijen de o kadar önemli. Yani en çok ihtiyacı olan şey dokuların oksijen ve besin. Oksijen az gidiyorsa anemi durumunda o zaman işte beyin gelişimi yavaşlayabiliyor. Bu en basit açıklaması. Daha karmaşık veya daha anlaşılması gereken açıklaması da şu: anemi bazen kırmızı kan hücrelerinin kanın iyi akamamasından dolayı olabiliyor veya ilişkili olabiliyor. Mesela kan damarları beyindeki çok ince bildiğiniz gibi ve orada kan yeteri hızla akamazsa veya bazı yerlerde tıkanıklık oluşturursa beynin o bölgelerine yeterince kan gitmediği için beynin belli bölgeleri de gelişemiyor olabilir. İşte bunlar hep kılcal damarların sağlığını ölçmekle, anlamakla alakalı olan sorular ve yapılması gereken çok iş var ve bu da bunlar en önemli konulardan bir tanesi de bu: beyin gelişimine nasıl etkili oluyor? Kesin etkisi var. Mekanizmaları yalnız hala çok iyi anlaşılmış değil. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hemen YouTube'dan gelen bir soruyla devam etmek istiyorum. Kırmızı kan hücreleri enom metabolizması ile doku hasarı ya da kardiyovasküler hastalıklar için etki mekanizması olarak görülebilir mi? Evet. Bu da çok güzel bir soru. Bu NO mekanizması, nitric oxide mekanizması kan damarlarında özellikle kas hücresi olan kan damarlarında, bunlar birazcık daha büyükçe kan damarları oluyor. Düz kas hücreleri bazı kan damarları içeriyor biliyorsunuzdur. İşte onlar genişleyip açılıp kapanabiliyor gerektiği zaman. Daha çok kan akması gerektiği zaman mesela onlar açılıyor. Vasodilation deniyor buna. İşte kırmızı kan hücrelerinin NO metabolizması burada çok önemli. Yani kırmızı kan hücreleri sizin sağlıklı değilse, bu NO metabolizmasına katkıda bulunamıyorsa, mesela NO üretip o kan damarlarının açılmasına sebep olamıyorsa, bu da hastalığa katkıda bulunabilir. Yani bu aslında kırmızı kan hücrelerinin daha yakın zamanda tanınmış bir fonksiyonu. Daha önceden NO metabolizmasına katkıda bulunup bulunmadıkları bilinmiyordu. Aslında ilginç bir şekilde bu NO metabolizmasıyla alakalı
liderler, bu konuda çalışan liderler bizim üniversitede. Yani Case Western Reserve Üniversitesi'nin tıp fakültesinde çalışan insanlar. Esma bu konuyla alakalı ilgi duyuyorsa benimle iletişime geçsin. Ben onu isterse bu NO metabolizmasının bulan ve en çok katkıda bulunan insanlarla da tanıştırabilirim. Ve biz onlarla da çalışıyoruz. Yani kırmızı kan hücrelerinin NO metabolizmasına nasıl bir etkisi var? Niye önemli? Ve kırmızı kan hücresi hastalıklarında bu NO metabolizması nasıl bozuluyor? Çok önemli bir soru. Ve hala çok anlaşılmış bir konuda değil bu arada. Çok teşekkür ederiz. Bu da bizim son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler davetiniz için. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Teşekkürler, iyi günler. Görüşmek üzere. Saat 7.30'da tip 1 diyabette beta hücrelerindeki stresin rolü konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Feyza Engin hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Bioinfocongress II. Doçent Doktor Feyza Engin. Tip 1 diyabette beta hücrelerindeki stresin rolü. Doçent Doktor Feyza Engin, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında Houston Baylor College of Medicine'de moleküler ve insan genetiği üzerine doktora derecesini almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştır. Doktora çalışması ilk kez Mart sinyal yolağının iskelet gelişimi sırasında hem osteoblastların terminal farklılaşmasını hem de osteoblast bağımlı osteoklast aktivitesini düzenlediğini ve bu programların düzensizliğini osteoporoz, osteoskleroz ve osteosarkomlar dahil kemik bozukluklarına yol açtığını göstermiştir. Harvard Üniversitesi'nde Doktor Gökhan Otamışlıgil'in laboratuvarında doktora sonrası yaptığı çalışmalarda pankreatik beta hücre ER stresinin farmakolojik olarak azaltılmasının hayvan modellerinde tip 1 diyabeti önleyebileceğini keşfetmiştir. 2014 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesine katılmıştır ve halen biyomoleküler kimya ve tıp, endokrinoloji, metabolizma ve obezite anabilim dalında çalışmaktadır. Hücre kültürü ve transgenik fare model sistemlerinde ve insan alıcıklarında yapılan çalışmalar ile biyokimya, hücre biyolojisi, genetik, görüntüleme, tek hücreli omik teknolojisi, bioinformatik, immünoloji ve farmakolojik araçları birleştiren çok disiplinli bir yaklaşımla Dr. Engin'in araştırma grubu tip 1 ve tip 2 diyabetin patogenezinde stres tepkileri, anormal organeller ve hücreler arası iletişimin rolünü açıklamayı amaçlamaktadır. Dr. Engin, Shell Bilim İnsanı Ödülü, NIH'den Araştırma Bilimcisi Geliştirme Ödülü ve Juvenil Diyabet Araştırma Vakfı'ndan Kariyer Geliştirme Ödülü'nün de dahil olmak üzere birçok ödül almıştır. Bioinfocongress II. Associated Professor Dr. Feyza Engin. The role of stress in beta cells in type 1 diabetes. Associated Professor Feyza Engin obtained her pharmacy and master's degree from Istanbul University, Faculty of Pharmacy. She then moved to the United States to get her PhD degree on molecular and human genetics at Baylor College of Medicine, Houston. Her doctoral work demonstrated for the first time that notch signaling regulates both the terminal differentiation of osteoblasts and osteoblast-dependent osteoclast activity during skeletal development, and that dysregulation of these programs leads to bone disorders, including osteoporosis, osteosclerosis, and osteosarcomas. During her postdoctoral work at Harvard University in Dr. Gökhan Hotam Işlıgil's laboratory, she discovered that mitigating pancreatic beta cell ER stress pharmacologically can prevent type 1 diabetes in animal models. In 2014, she joined the Faculty of Medicine and Public Health at the University of Wisconsin-Madison and is currently working in the Department of Biomolecular Chemistry and Medicine.
division of endocrinology, metabolism, and obesity, through studies in cell culture and transgenic mouse model systems, as well as human isolates, and taking a multidisciplinary approach combining biochemistry, cell biology, genetics, imaging, single-cell omics technology, bioinformatics, immunology, as well as pharmacological tools, Dr. Engin's research group aims to elucidate the role of stress response, aberrant interorganular and intracellular communications in the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes. Her impactful work has been recognized by multiple awards, including Show Scientist Award, Research Scientist Development Award from NIH, and a Career Development Award from Juvenile Diabetes Research Foundation. Herkese tekrardan merhaba. Sayın Doktor Feyza Engin ve değerli katılımcılarımız. Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün tip 1 diyabette beta hücrelerindeki stresin rolü konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Feyza Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Başlamadan önce böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca davetiniz için de teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ufak da bir not iliştirmek istiyorum. Bu benim son 21 senede yaptığım ikinci Türkçe sunum olacak, bilimsel sunum. O yüzden bazı bilimsel terimlerin Türkçe karşılığını bulmakta sıkıntı yaşarsam affınıza sığınıyorum. Sunumuma başlamadan önce ilk başta araştırma ekibime teşekkür ediyorum. Özellikle bugün sizlere IR1 projemizden bahsedeceğim ve bu proje benim doktora öğrencim Hugo Lee tarafından yönetilen bir projeydi. Ayrıca bize çalışmalarımızda finansal destek sağlayan kurumlara da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim laboratuvarımda bizim ilgilendiğimiz konu hücredeki stresin ve organel bozuklukların diyabet patolojisindeki rolünü anlamaya çalışmak. Buna daha çok fokus oluyoruz. Tanıtımda da gördüğünüz gibi hem tip 1 hem tip 2 diyabet çalışmamıza rağmen ağırlıklı olarak tip 1 diyabete yönelmiş durumdayız. Burada size basit bir şekilde tip 1 diyabetin nasıl bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz pankreas, şu küçük noktacıklar da Langerhans adacıkları oluyor. Bu adacık sadece insülin üreten beta hücrelerin değil, birçok farklı hormon üreten başka hücre tiplerinde içeriyor. Alfa sel olabiliyor, bu delta sel olabiliyor. Fakat tip 1 diyabette kendi bağışıklık sistemimiz özel olarak gidip bu insülin üreten beta hücrelerini bulup onları yok ediyor. Bu da insülin üretimini neredeyse sıfıra indiriyor ve hiperglisemiye sebep oluyor. Tip 1 diyabetle tip 2 diyabet bazılarının karıştırılabiliyor. Aslında iki farklı hastalık gibi düşünebilirsiniz. Tip 1 diyabet tip 2'ye göre daha az sıklıkla görülen bir hastalık.
Ve daha erken yaşlarda, çocuklarda görülen bir hastalıktı. En azından öyle tabir ediliyordu. Daha önceki kullanılan terim bunun için juvenile diabetes'ti, yani çocukluk dönemine ait. Ama biliyoruz ki bu artık değişti. Zaten bu terim de artık kullanılmıyor. Çünkü yetişkin hastalarda da tip 1 diyabeti görüyoruz. Yine tip 2'den farklı olarak bu hastalar normal ağırlıktalar. Obezite çok fazla göstermiyorlar. Ve serumlarında autoantibody'ler gösteriyorlar mevcut. Ve insulatus dediğimiz bu adacıkların inflamasyonu da tip 1'e özel bir durum. Yine tip 2'den farklı olarak tip 2'de hastalığın erken safhalarında egzersiz, diyet veya oral ilaçlarla hastalığı bir şekilde tedavi etmeniz mümkünken tip 1 diyabet tamamen insüline bağlı bir hastalık. Ve yaklaşık 3 milyon tip 1 diyabet hastasının Amerika'da olduğu düşünülüyor. Bunun dünya çapında ise yaklaşık 10 ila 20 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Ve her yıl büyük bir ihtimalle de bu çevresel faktörlerden dolayı %3 ila 5 arasında görülme sıklığında artış oluyor tip 1 diyabetin. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalık dedik. Bu figürde de onu çok patolojiyi basitte indirgerek göstermek mümkün. Hastalığın başında herhangi bir nedenle, bu bilinmeyen bir neden olabilir veya herhangi bir tür bir durumdan kaynaklanmış olabilir. Beta hücreleri, bazı beta hücreleri ölüyor. Ve bunlar da ölürken hücre antijenlerini ortama veriyor. Ve bu antijenler, antigen presenting cells dediğimiz bu antijenleri alan hücreler tarafından alınıyor ve oradaki ortamdaki linf noda getiriliyor. Ve burada bu hücreler bu antijenleri T hücrelerine tanıtıyorlar. Ve T hücreleri bu şekilde aktive olmuş oluyor. Ve aktive olan bu T hücreleri de tekrar geri adacığa gidip orada başka başka hücreler varken spesifik olarak bu insülin üreten beta hücrelerini öldürüyorlar. Tip 1 diyabet dediğimiz gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalık olduğu için yaklaşık 10-12 yıl öncesine kadar hemen hemen bütün çalışmalar, bunlar klinik öncesi çalışmalar da olabilir, klinik çalışmalar da olabilir, bağışıklık sistemi hedef alan çalışmalardı. Ve burada yani bir bakacak olursanız yaklaşık 2500'den fazla klinik çalışma mevcut immün sistemi hedef alan. Ama bütün bunlara rağmen çok da başarılı bir sonuç alınamadı. Şu ana kadar en başarılı sonuçlardan biri ki geçen sene yayınlandı bu çalışma. CD3 monoklonal antibody'ler, bu CD3 T lenfositlerine ait bir marker gen, onu susturacak, T hücrelerini bloke edecek bir monoklonal antibody, tablizumab denilen hastalığın başlangıcının oluşumunu 2 yıl kadar geciktirebildi. Bu önemli bir sonuç olmasına rağmen bugün hala bizim tip 1 diyabeti önleyici veya tedavi edici bir yöntemimiz yok. Bu da neyi bize gösteriyor? Belki de çok fazla geleneksel düşünmemek gerektiğini bu konuda, daha farklı düşünme yöntemleri de benimsememizi ve bu şekilde belki önlemeye ve tedaviye yönelik bir şansımızın olabileceğini gösteriyor. Tip 1 diyabet kompleks bir hastalık. Hem genetiğin hem çevresel faktörlerin birbirini etkilediği, iletişimde bulunduğu bir hastalık. Ve bugüne kadar genom çapında yapılmış bu GWAS çalışmalarında tip 1 patojenizine neden olabilecek 70'ten fazla risk bölgeleri saptanıyor. Ve ilginç olan da burada bu aday genlerin %60'ından fazlasının da adacıklarda adacıklarda olduğu gözüküyor. Bu da bize şunu
söylüyor. Belki de beta hücreleri hastalığın oluşumunda o kadar da masum değiller ve belki de bir tarafta durup kurbanı oynamıyorlar ve aktif bir şekilde patojenize katkıda bulunuyorlar. Beta hücreleri nasıl hücreler? Yani aslında beta hücreleri özel hücreler sayılabilir. Vücudumuzda her hücrenin farklı fonksiyonu var ama bazıları çok daha fazla salgı üreten, yüksek kapasitede salgılama yapabilen hücreler. Örneğin hepatositler, karaciğer hücreleri veya kemik hücreleri, osteoblastlar ve beta hücreleri, bunlar yüksek kapasitede salgılanım yapabilen hücreler. Örneğin yemek yediğinizde yaklaşık her dakika 1 milyon insülin molekülünün salgılanması gerekiyor. Bu da tabii hücre için büyük bir efor. Bu sentezin, katlanmanın yapıldığı hücre organeli de endoplazmik retikulum. Ve o yüzden bu yüksek kapasiteli salgı yapan hücrelerin her zaman fonksiyonel ve oturmuş tam teşekküllü bir yara ihtiyacı var. Burada size bu Hücre Lab'ından son zamanlarda çıkan bir yayından almış olduğum 3 boyutlu imajları gösteriyorum. Bu normal bir ER'ın tübüler yapısı. Fakat görüyorsunuz ki bu beta hücreleri değil, hepatositler, ama yine de aynı konsept. ER stres olduğu zaman yapının ne kadar büyük farklılık gösterdiğini görebiliyorsunuz. Peki stres ne? Yani ER'ın stresi ne demek? Ve ne buna neden oluyor? Viral enfeksiyonlar veya toksinler, kimyasallar, inflamasyon, düzgün katlanmamış proteinler, bunların hepsi ER'ı stres yapabiliyor. Ve beta hücreleri de yani bu ER fonksiyonel bozukluğuna çok duyarlı ve ER stresi arttıran birçok faktör. Bunlar viral enfeksiyonlar olabilir, stokinler olabilir veya ER'ın kalsiyum seviyesini ayarlayan pumplardaki problemlerden kaynaklanan ER kalsiyum miktarının azalması, inflamasyon ve bir takım genlerin mutasyonu, hepsi ER strese neden olup beta hücrelerinde ölüme neden olabiliyor. Okay, stres size tanıttım ama stres olunca ne oluyor? Stres hücrede bir problem olunca genelde hücre o probleme bir çözüm üretmek istiyor. ER stres olunca da bunun çözümü buna bir adaptif bir response, cevap vermesi. Bu sisteme de, bu sinyal mekanizmasına da biz unfolded protein response diyoruz. Yani Türkçe'ye çevirirsek katlanmamış protein cevabı da diyebiliriz. Ve bu çok fundamental bir sistem. Mayadan insana kadar mevcut olan bir sistem. Ve ilk başta stres azken ve kısa dönemli bir stresken UPR hücreyi bu strese adapte etmeye çalışıyor. Fakat eğer stres uzun vadeli bir stresse ve bir şekilde çözülemiyorsa yine bu aynı sinyal mekanizmaları yol aklar. Adaptif olmaktan çıkıyor. Maladaptif dediğimiz programlanmış hücre ölümünü, yani apoptozisi başlatıyor. Aslında düşünecek olursanız bu da bir koruyucu mekanizma. Yani eğer hücre problemliyse bütün organizmanın bundan etkilenmesindense sorunlu hücreyi öldürmeyi seçiyor organizma. Şimdi bu biraz tabii karışık gözüküyor ama size yardımcı olacağım. Bu çok aslında basitleştirilmiş bir sembolize edilmiş formu UPR'ın. Aslında mantık çok basit. Burası şu gördüğünüz ER lümen, burası ER membranı, sitoplazma ve nükleus. Burada 3 tane sensör var. PERK, IR1, ATF6. Bunlar
stresi adı üzerinde sense ediyorlar, anlıyorlar. Normalde bunlar bir şaperona bağlıyken bu katlanmamış proteinler oraya bağlanıyor, bu şaperon ayrılıyor ve bu bir şekilde sistemi aktive ediyor. Sistemi aktive ettiği zaman bunun bir adaptif cevap olduğu senaryoyu düşünelim. Burada PERK-B kinase yani o fosforile edebiliyor substratlarını. Bunlardan biri de EIF2 alfa. Onun fosforda olması mRNA translation'ını bloke ediyor. Ama bu önemli çünkü eğer zaten son derece yere yük binmişse birçok protein katlaması gerekiyorsa o sırada bir de protein senteziyle uğraşmak çok gereksiz. O yüzden ilk teşebbüs bu protein translation'ını mRNA translation'ını bloke edelim. Bu yapılırken bir iki protein de bu bloğu pas geçiyor. Onlardan biri de ATF4 ve bu da protein için, amino asit biyosentezi için ve redox regülasyonu için çok önemli. İkincisi ise IR1 ve bugün ben size bu konu hakkında konuşacağım. Bu ilginç bir protein. Dual fonksiyonu var. Hem endonükleaz hem de bu da bir kinase. Endonükleaz aktivitesiyle bu XPP denen proteini çok da konvansiyonel olmayan bir mekanizmayla splice ediyor ve bu aktif bir transcription factor'a dönüşüyor bu sayede. O da şaperon genlerinin ekspresyonunu artırıyor. Bu önemli çünkü şaperonlar protein katlanmasına yardımcı olan moleküller ve stres altında bu proteinlerin devreye girmesi mantıklı bir çözüm. Veya irad proteinlerini ekspresyonunu artırıyorlar. Bu proteinler de bu problemli proteinleri degrade edebiliyor, elimine edebiliyor. Bu da güzel bir yöntem. Lipid sentezi de biraz daha fazla fiziksel yer açıyor onlara. Bu IR1'ın hiperaktif olduğu artık daha çok da kronik stres durumlarında ise RID dediğimiz bir mekanizmayla IR1 ER'da lokalize olmuş mRNA'leri ve mikroRNA'leri degrade ediyor. Bu da onların translasyonunu önlediği için bu da bir şekilde yükü azaltabiliyor. Ama aynı zamanda kronik kontekste yani hücreyi koruyucu mRNA'ler de bir şekilde degrade olmuş olabiliyor. Ve yine kinase aktivitesiyle de inflamasyonu regüle edebiliyor IR1. ATF6 ise ilginç çünkü transkripsiyon faktörü ama membranında duruyor. Aktive olduğu zaman Golgi'ye gidiyor, bir takım proseslere uğruyor, aktif hale geliyor ve downstream'daki genlerin aktivasyonu sağlıyor. Bu adaptif UPR ve dediğim gibi eğer stres uzunsa başka genlerin ekspresyonu artıyor. Örneğin CHOP ve hücreyi apoptoziye yönlendiriyorlar. Okay. Bu 2008 yılında aslında ben postdoc'ken bu soruyu sorduk. Beta hücreleri deki stres tip 1 diyabetin patojenizinde etkisi var mı? O zamana kadar beta hücrelerindeki stres ve bunun beta hücrelerine zararlı olduğu biliniyordu ve kültür ortamında bu tip 1'e ait stokinlerin verilip beta hücrelerinin de stres yaptığının da gösterilmişti başka gruplar tarafından. Ama biz daha çok bir in vivo klinik öncesi bir modelde bunu test etmek istedik. Böyle bir stres mevcut mu? Mevcutsa bunu manipüle ederek, azaltarak hastalığın seyrini değiştirebilir miyiz? Yani yola çıkış sorumuz buydu. Çalışmalarımızda biz bu NOD fareleri kullanıyoruz. O yüzden size onu tanıtmak istedim. NOD fareler kendiliğinden spontan olarak tip 1 diyabet geliştirebilen fareler, sahip oldukları bir takım mutasyonlardan dolayı. Yaklaşık 4-5 haftadan itibaren immün sistem aktive oluyor ve 15-14 hafta gibi artık bunlar diyabet oluyorlar. Her model organizmadaki gibi, her sistemde olduğu gibi bu NOD fareler de ne kadar çok kabul görse, çok sıklıkla kullanılırsa
da tam olarak mükemmel bir model değil. Çünkü bu sexual dimorphism dediğimiz olay mevcut. Yani dişi fareler %80 penetransla bu diyabet fenotipini gösterirken bu erkek farelerde %20 civarında. Otoimmün hastalıklarda böyle farklılıklar olabiliyor ama bu tip 1'de gözlenen bir şey değil. O yüzden çok da yani %100 insan tip 1'de diyabet gelişimini taklit etmese de yine de şu ana kadar elimizdeki mevcut en iyi mouse fare modeli not fareleri. Bir de bir şey daha size dataya geçmeden önce tanıtmak istiyorum. Bu da inflamasyon konsepti adacıklarda. Burada bir fare pankreas dokusunun hematoksinin iozin boyamasını görüyorsunuz. Bu bir adacık. Bu gördüğünüz küçük mavi hücrelerde immün hücreler henüz adacıklara infiltre etmemişler. Kenarında, periferinde duruyorlar. O yüzden buna non-agresif diyoruz. Ama bu agresif bir hale dönüştüğünde artık adacıkların içine giriyorlar ve beta hücrelerini öldürüyorlar. Bu aşamada artık diyabeti görüyorsunuz. Bu sistemi kullanarak biz hem 2 farklı klinik öncesi fare modelinde hem de insan dokularında tip 1 insan hastalarından alınmış pankreas dokularında bu UPR sensor ATF6 ve XPP'nin ekspresyonlarının azaldığını ve stresin olduğunu gösterdik. Bu stresi gösterdikten sonra da sorumuz stres azaltırsak hastalığın gelişimi, ilerlemesini durdurabilir miyiz oldu. Ve bunun için diyabet başlamadan önceki pre-diabetes dediğimiz dönemde bir yağ asidi olan tutkayı kullandık. Tutkanın yağ stresi giderici etkisinin olduğu biliniyordu. Ve biz not farelere bunu verdik. Aynı zamanda ikinci bir modelde kullandık ama onu şimdi size tanıtmayacağım. Eğer ilgilenirseniz daha sonra soru cevap kısmında bahsedebilirim. Ama önemli olan bu tutkuyu verdiğimizde bu hayvanlara her iki tip 1 diyabet modelinde de hastalığı belirgin bir biçimde önlemiş olduk. Bu çalışmanın ayrıntıları da bulabilirsiniz. Yayınlanmış bir çalışma bu. Histolojiye baktığınızda da bu top panelde adacığı görüyorsunuz. İmmün hücreler etrafta ama içeri girmemiş ve bunları insülin ve glukagon ile boyarsanız gayet güzel insülin ürettiklerini görüyorsunuz. Ama diyabetik bir aylıkta artık agresif bir inflamasyon söz konusu ve beta hücrelerinin öldüğünü görebilirsiniz. Çünkü hiç kırmızı insüline ait bir boyama yok burada. Ama tutka verdiğinizde aynen diyabet olmayan adacıklar gibi morfolojisi tam, insülin üretimi tam ve burada görebiliyorsunuz tutkanın ne kadar efektif olduğunu. Ve bu beta hücrelerin ölümünü de biz kuantitatif bir şekilde gösterebiliyoruz tunnel deneyini yaparak. Ve beta hücrelerinde belirgin bir şekilde az ölüm söz konusu tutka verildiğinde. Tabii bu çalışma birçok açıdan ilginç bir çalışmaydı. Öncelikle yağ stresi tip 1 diyabet arasındaki ilk direkt linki verdim size. Aynı zamanda otoimmün bir hastalıkta organelin hedef alınabileceğini gösterdi. Ve aynı zamanda şu soruyu getirdi aklımıza. Bu klinikte de terapi olarak kullanılabilir mi? Çünkü tutka zaten aslında klinikte kullanılan bir kimyasal. Özellikle karaciğer hastalıklarında kolestasis'de kullanılıyor. Yani çok fazla yan etkisi yok. Belki çok hafif gastrointestinal ama tolere edilebilir derecede. Ve zamanlaması aslında çok önemli. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bu yüksek riskli bireyler, tip 1 diyabet için yüksek riskli bireyler hastalığı geliştirmeden 2-3 yıl önce
kanlarında autoantibody gösteriyorlar. Yani kan testiyle bunu saptayabiliyoruz. Bu bir tane autoantibody olabiliyor, 2 tane olabiliyor, 3 tane olabiliyor. Bunun sayısına göre de risklerin ne kadar fazla olduğuna yönelik çalışmalar da var. Fakat şu aşamada, yani bugün bunu tespit etseniz de yapabileceğiniz hiçbir şey yok bu hastalar, bu riskli grup için. Çünkü önleyici bir ilaç yok. Bizim Tutka'yı bu fare modelinde verdiğimiz dönem aslında neredeyse bu döneme tekabül ediyor. Ve o zaman soru, acaba Tutka'yı bu böyle autoantibody pozitif riskli grupta kullansak bir şekilde hastalığın gelişimini etkiler miyiz? Akla gelen sorulardan biri. Ya da diyabet oluşmuş hastalarda immün sistemi regüle eden ilaçlarla birlikte bir monoterapiden çok kombinasyon terapi olarak Tutka'yı verirsek etkili olur mu? Ya bu o zamanlar bizim aklımızda olan sorulardı ve bu soruları biz sorarken yaklaşık 2-3 yıl sonra New York'ta Naomi Berry Center bu Tutka'yı klinik çalışmalara taşıdı. Şu anda da faz 2'de bu. Sonuçları daha açıklanmadı ama biz de heyecanla bekliyoruz. Tabii bu tip 1 alanında yeni bir bakış açısı geliştirdi. Artık sadece bağışıklık sistemine değil, beta hücrelerine de bakmamız gerektiğini ve belki de oradaki stresin giderilmesiyle terapiye yönelik bir şansımızın olacağını bize söyledi. Ben de şimdi 2014 yılından beri kendi laboratuvarımda acaba bu farklı sensörleri biz beta hücrelerinde hastalığın farklı evrelerinde manipüle edersek ne olur? Bunlar nasıl moleküler mekanizmalarla çalışıyorlar? Aynı hedef genleri mi var, farklı mı? Gibi soruları soruyoruz. Bunun için de ilk çalışmamız gördüğünüz gibi daha çok farmakolojik bir yaklaşım aldıysa da şimdi daha çok genetik çalışmalar yapıyoruz. Bugün yani bu çalışmalar şu anda labda devam ediyor. Farklı UPR sensörlerinin farklı zaman dilimlerindeki etkisi, hücresel hedefleri. Ama ben IRA bugün size anlatacağım. Biz IRA bu flux fareleri NOD background'ına taşıdık ki bu 2-3 yıl süren bir taşıma. Yani öyle çok kolay olmuyor. Ondan fazla jenerasyon yaratmanız gerekiyor. Uzun uğraşlar sonucu bu fareleri elde ettik ve bu flux screen metodu bizim beta hücrelerine spesifik olarak bu geni susturmamıza sağlıyor. Ama kullandığımız CRE-line aynı zamanda tamoksifen ile manipüle edilebileceği için yani hem yerini belirleyebiliyoruz, beta hücrelerinde bu geni susturalım, hem de zamanını belirleyebiliyoruz. Ve biz zaman olarak çok hastalığın erken evresini hedefledik. Eğer burada bakacak olursanız bu eğer gelişimi ise NOD farelerde diyabetin oluşum sürecini gösteriyorsa, diyabet burada başlıyorsa, immün ataklar burada başlıyorsa biz bu P1 yani doğduktan ya çok ilk 2 hafta içerisindeki bir dönemde IRA1'ı susturmayı hedefledik. Ve bunu yaptığımızda çok ilginç bir fenotip gösterdi. Şimdi size açıklayayım. Sizi önce sol taraftaki panele bakmayı davet ediyorum. Bu sol tarafta IRA1 mevcut. Böyle kesilmemiş orada duruyor. Normal NOD fareler gibi düşünebilirsiniz. Bu bizim kontrol farelerimiz. Size daha önce de belirttiğim gibi bu fareler spontan olarak diyabet geliştiriyor ve bunu görebilirsiniz. Yaklaşık 12-13 haftadan sonra kırmızı diyabeti gösteriyor. Spontan bir şekilde diyabet geliştiriyorlar ve insüline bağımlı oldukları için eğer insülin vermezseniz bu fareler ölüyorlar. Fakat şimdi bizim
beta hücrelerinde, IR evlağını susturduğumuz beta hücrelerine bakacak olursak çok farklı bir tablo görüyoruz. Ya çok erken olarak bu fareler önce bir diyabet geliştiriyorlar. Fakat enteresan olan kendi kendilerine bu diyabetten kurtulup normal glukoz seviyelerine ulaşıyorlar. Ve neredeyse şu aşamada immün atağa uğramaları gerekirken uğramamış gibi gözüküyorlar. Çünkü yaklaşık biz bu hayvanların kanlarındaki glukozu 1 yıl kadar takip ettiğimiz sürede hiçbir problem yok ve gayet güzel yaşamlarını devam ettiriyor. Tabii bu çok ilginç bir olay. Yani nasıl oldu da önce burada hiç görmediğimiz diyabeti burada erken bir diyabet gördük ve bu bir şekilde çözümlendi. Yani kendi kendilerine bu diyabetten kurtuldular. Hatta ilk öğrencim bana bu sonuçları getirdiğinde birkaç defa daha test yapmasını istedim kendinden. Çünkü daha önce böyle literatürde böyle bir şey görmemiştik. Kendi kendine diyabeti çözebilen fareler. Ama tabii bizi çok heyecanlandırdı mekanizmayı bulma açısından. Ve ilk önce dokuya baktık. Dokuya baktığımızda bu demin size bahsettiğim lenfosit markerı CD3 ile pankreasları kontrol farelerden ve knockout yani ayarımanın elimine olmuş olduğu farelerden pankreas dokularındaki adacıklarda boyadığımızda, bilmiyorum burada görebiliyor musunuz ama aslında burada bayağı bir kırmızı nokta var. Ve bunu çok fazla görmüyorsunuz knockout farelerde, bu yaklaşık 6 ay sonra. Tabii bu biraz qualitative, biz bunu quantitative bakmak istedik. Bunun için de pankreası alıyorsunuz, fix ediyorsunuz. Ondan sonra 3 farklı derinlikte, her biri birbirinden 200 mikron uzaklıkta olan farklı derinliklerde slice'ları alıp oradaki bütün adacıkların her birinin ne kadar infiltre olup olmadığını bakıyorsunuz. Tabii burada biraz komplike gözüküyor ama yani dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Bu knockout, bu kontrol. Non-insulatus dediği hiçbir immün infiltrate'in olmadığı güzel gözüken adacıklar. Agresifler de size daha önce tanıtmıştım. Ve knockout'larda gördüğünüz gibi yani birçok adacık immün infiltrasyon göstermiyor. Kontrollerde ise hem yarı agresif ama yani temiz adacık çok daha az. Ve aynı zamanda yine apoptozisi ölçtüğümüzde bu beta hücrelerinin belirgin bir şekilde daha az apoptozize uğradığını gösterdik. Daha sonra bir böyle farklı zaman dilimlerinde bu histolojiye bakmak istedik. 3 hafta, 5 hafta, 12 hafta, 24 hafta. 3 haftaya baktığınızda bu fareleri normalde artık annelerinden ayırdığınız, wean ettiğiniz zamana tekabül ediyor. Orada çok fazla belirgin bir değişiklik görmedik. Ama 5. haftaya baktığımızda, ki burada o grafikten hatırlarsanız burada onlar erken dönem diyabet geliştiriyorlar. İşte tam o dönemde histolojiye baktığınızda çok bariz bir farklılık görüyorsunuz. Bu normal kontrolde bu boyama yeşil, şimdi buradaki yeşiller insülin, beta hücreleri, kırmızıda alfa hücreleri, glukagon ve normalde yapı böyle. Yani içeride daha çok beta hücreleri, kenarlarda alfa hücreleri. Ama knockout farelere baktığınız zaman alfa sellerle beta seller iç içe geçmiş. Alfa sellerin sayısı azalmış, beta seller artmış. Tamamen farklı bir adacık yapısı ve hücresel kompozisyon görüyorsunuz. Bu 12. haftada da aşağı yukarı öyleyken 24. haftaya geldiğinde, ki hatırlatırım önce bir diyabet oluyor, sonra bunlar bu diyabetten düzeliyorlardı ki 24. hafta bu düzeldikleri zamana denk geliyor. Morfolojik aşağı yukarı normal gözüküyor. Bundan fark ediyorsunuz, çok farklı gözüküyor. Bu da tabii gayet ilginçti. Ama bir başka ilginç bulgu ise bu adacıklarda biz bihormonal dediğimiz, yani 2 tane hormonu aynı anda salgılayabilen hücreler tespit ettik. Burada mesela bu
fuşya herhalde bu renk, mor ya da insülini boyadık. Bu da glukagon. Şu hücreye bakacak olursanız hem insülin için pozitif hem glukagon için pozitif. Normalde böyle bir şey yok. Yani insülin hücreleri insülin salgılar, glukagon hücreleri glukagon salgılar. İkisini aynı anda salgılaması acaba gelişimsel olarak daha önce yani daha önceki safhalara mı gitti diye bizi düşündürdü. Ve bu hücresel kompozisyondaki anormallik, farklılık bizi bu konuda moleküler bilgi alabilmek için single cell sekanslamaya doğru gitti. Bu son 2 gündür bir sürü single cell sequencing datasını gördünüz. O yüzden burayı kısa keseceğim. Ama yaptığımız şey bu hayvanların pankreasından adacıkları izole edip adacıkları daha sonra birbirinden ayırıp single cell analize tabi tutmaktı. Tabii veriler çok ilginç. İlk gözümüze çarpan şey beta hücresi markerları, beta hücresinin kimliğini veren, onların olgun kimliğini veren genlerin ekspresyonu, bu 3 tane, ayrıntılara girmeyeceğim. Ama belirgin bir şekilde azalmıştı. Bunlar azalırken de diğer adacık hücrelerinin ekspresyonu da artmıştı. Tabii bu bizi özellikle beta hücreleri spesifik olan genlerin ekspresyonunun azalması çok ilgimizi çekti ve ama bu sonuçta mRNA düzeyinde bir bilgi. Bunu proteinde gösterebilmek için ve in situ gösterebilmek için immunofluorescence staining boyaması yaptık ve gerçekten hem MFA ve UCN3 ki bunlar tam bir olgunlaşmış beta hücresi genleri, onların proteinlerinin de mRNA gibi son derece düşük olduğunu saptadık. Aynı zamanda bu genler tabii adlarını bilmek zorunda değilsiniz ama bunlar disallow denen ilginç bir gruba ait genler ve onların ekspresyonu artmıştı. Nedir bunlar? Bunlar normalde yetişkin beta hücrelerinde görünmemesi gereken embriyonik hücreler, beta hücrelerinde görünmesi gereken o yüzden disallow yani izin verilmemiş yetişkinlerde olan hücreler ve bir şekilde bu bizim knockout farelerde daha fazla olduğunu gördük. Ve yine progenitor markers dediğimiz bu development gelişimsel olarak daha önceki safhalardaki onu tanımlayan genlerin ekspresyonunda da artış gördük. Yani bütün hepsini toparlayacak olursak hem histoloji data ve bihormonal hücrelerin görülmesi, embriyonik genlerin ekspresyonu, progenitor markerların ekspresyonunun artması bize bu beta hücrelerinin bu hiperglisemi safhasında olgun kimliklerini yitirip differentiation'a uğradığını gösterdi. Bu beta hücreleri tabii ki adacıklarda orada dururken tek başlarına izole durmuyorlar. Sürekli immün hücrelerle bir komünikasyon halindeler. Ve immün hücrelerin gelişini, gidişini kontrol edebiliyorlar. Çünkü antijen ekspresyonlarını değiştirebiliyorlar. Yeni antijenler üretebiliyorlar. Stokinler veya kimokinler salgılayabiliyorlar ve bir şekilde immün hücrelerle konuşabiliyorlar. Biz de bu bağlamda beta hücrelerindeki immün sistemi regüle edebilecek genlerin ekspresyonuna baktık ve ilginçtir ki birçok immün sistemi inhibe edecek, bloke edebilecek genin ekspresyonunda artış gördük. Aynı zamanda hem bu extracellular matrix ve kemokinlerde da farklı ekspresyonlar saptadık. Daha da önemlisi, biliyorsunuz size tanıttığım gibi antijenler alınıyor,
sunuluyor. Bu şekilde sistem gelişiyor. Ama bu knockout hücrelerde otoantijenlerin seviyesinde de belirgin bir şekilde düşüş saptadık. Bunlar beta hücrelerinden salgılanan otoantijenler. Ve bu aşağı panel ise bize antijen prezentasyon yolaklarındaki genleri gösteriyor. Beta-2 macroglobulin, bu MHC class 1 için oluşması için önemli bir protein. Onun ekspresyonunda düşüklük saptadık. Ve bu proteinler antijen olarak MHC class 1'a sunulmadan önce bir takım proseslere uğruyorlar ve prosesleri yapan genlerin de ekspresyonunda değişiklikler saptadık. Direkt olarak antijen prezentasyonunu test etmedik ama başka fonksiyon testler yaptık. Bunlardan biri immune phenotyping dediğimiz bu yaklaşık 11-12 farklı immün hücre tiplerini, ki bunların yani tip 1'de önemli olan immün hücre tiplerinin miktarına baktık. Hem dalakta hem pankreatik lenf nodlarda hem de pankreasta. Bütün bu hücre tiplerini göstermiyorum çünkü çok uzun sürer. Bu bayağı flow cytometry ile yapılan geniş çapta bir immunophenotyping ama buraya CD8 pozitif T sellerin pankreasta belirgin şekilde az bulunduğunu gösteren grafiği ekledim. Bu da bize yani antijenler az, antijen processing'de belki bir sorun var ve buna bağlı olarak T hücrelerinin pankreasında gelmesinde de gelemeyince de tabii ki beta hücrelerini de elimine edemeyecek. Bu da gördüğümüz düşük seviyedeki apoptozisle bağlantı olarak bize böyle bir tablo çizdi. Ama bununla da kalmadık. Bir tane daha fonksiyonel bir deney yaptık. Bu adaptive transfer denilen bir çalışma. Şimdi burada kontrol NOD farelerini görüyorsunuz. Bu NOD fareleri normalde bir diyabet geliştirebildikleri için eğer onların T hücrelerini alıp immün sistemi olmayan bir başka fareye koyarsanız orada diyabet gelişimine sebep olabiliyor. Yani biz bu T hücrelerini dalaktan alıp bu NOD-REG1 geninin susturulmuş olduğu farelere koyarsak, bu REG1 geni susturulduğunda adaptif immün sistem yok. Yani bu fareler T hücreleri yok, B hücreleri yok. Ama biz buna dışarıdan T hücresi vereceğiz. Nereden vereceğiz? Bu NOD farelerden vereceğiz ve bu farelerin o zaman diyabet olması gerekiyor. Ve siz burada görüyorsunuz bu fareler diyabet oluyor. Fakat biz bu T hücrelerini eğer bizim knockout farelerimizden alırsak ve koyarsak hiçbir şekilde diyabet olmuyorlar. Yani bu bize diyor ki bu knockout farelerdeki T hücreleri de diyabet yapıcı özelliklerini de kaybetmiş bulunuyor. Özetleyecek olursak ve evet yani bu yine yayınlanmış bir çalışma, eğer ilgi gösterirseniz bu daha detaylı bilgiyi oradan edinebilirsiniz. Çünkü ben sadece bir önemli noktaları gösterebildim zaman kısıtlaması nedeniyle. Burada normal fareler normal bir şeker düzeyleri varken tip 1 oluşumu sırasında immün hücreler geliyor, beta hücreleri öldürüyor ve hiperglisemi gösteriyorlar. Bizim knockout farelerimiz ise kimliklerini yitirdikleri için gerçek bir beta hücreleri gibi davranamayıp daha az otoantijen üretiyorlar. Ve büyük bir ihtimalle bu antijenlerin prezentasyonunda da bir takım sıkıntılar var. Ve bu da T hücrelerinin gelmesini oraya engelliyor. Ve bu kimlik yitirimi de geçici bir dönem için. Sonra tekrar kendi kimliklerini tanıyorlar. Ama o önemli bir critical window dediğimiz önemli bir zaman diliminde T hücrelerinden kaçabilmiş olmaları bu hücrelerin daha sonra sorunsuz olarak yaşamlarını sürdürmesine neden oluyor. Bu bilimsel özeti.
Ama ben size şimdi bütün bu anlattıklarımı bir karikatür olarak da gösterebilirim. O da burada. Açıklayayım. Bu gördüğünüz avatarda dinle bu şekiller T hücreleri. Ve bu T hücreleri bu beta hücrelerini ölüme yolluyorlar. Burada görüyorsunuz ölmüşler. Ama eğer bunlar normal beta hücreleri. Eğer IR1'ı bu beta hücrelerinden alırsanız onlar kimlik değiştiriyorlar. Kimliklerini saklıyorlar. Farklı bir kimliğe bürünüyorlar. Sadece kısa bir süre için bu T hücrelerini bir şekilde kandırmak gibi de düşünebilirsiniz. Onu geçip burada mutlu mesut yaşayabilecekleri yere geliyorlar. Ama buraya geldiklerinde de bu artık paltolarını çıkarıp eski kimliklerine geri dönüyorlar. Ama bütün bu T hücrelerine bağlı ölümden kaçmış oluyorlar. Evet, bu bizim IR1'la ilgili yaptığımız son dönemdeki çalışmalardan biri ama tabii devam ediyor. Birçok soru yine yol açtı. Bu bulgular nasıl oluyor? Bu epigenetik regülasyon mu? Single cell ataxic yapmak istiyoruz. Yapılıyor içeride. Metabolik bazı değişiklikler saptadık. Onları araştırıyoruz. Bu devam ediyor. Ama bu yaptığımız çalışmanın klinikte bir önemi var mı? Size daha önce bahsettiğim gibi yaklaşık 2500'den fazla klinik çalışma hep immün sistem üzerine. Aynı siteye girip immün sistemi hedef almayan çalışmalara bakarsanız bu 100-200 civarında şu an daha yeni gelişiyor bunlar. Bunlardan belki de UPR ile ilgili olabileceklerini burada gösteriyorum size. Bu bir review, bizim son zamanda yazdığımız bir derleme makalesinden ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Tutka'yı size söylediğim faz 2'de henüz sonuçları gelmedi. Bir başka ilaç yine faz 2'de şu anda ve sonuçları da Ağustos ayında Lancet'te yayınlandı. İmatinib bu NOD farelerde test edildi. Aslında bir kanser ilacı. IR1'ın hiperaktivitesini önlüyor. IR1'ı farmakolojik olarak bloke ediyor diye düşünebilirsiniz. Ve bu NOD farelerde diyabeti önlüyor. Bu bizim genetik çalışmalarımızla tamamen örtüşüyor. Bu ne demek? IR1'ı insanlarda kullanırsanız belki pozitif bir efekt olabilir. Bu çalışmayı yaptılar. Faz 2 sonuçlarına göre de yaklaşık 1 yıla kadar beta sel hücrelerinin fonksiyonunun iyi bir şekilde devam ettiğini gösteriyorlar. Fakat yan etki olarak gastrointestinal yine problemler, kusma ve daha farklı gastrointestinal problemlerden dolayı bazı deneklerin çalışmayı yarım bıraktığı biliniyor. Ama yine de bu son derece bence pozitif. Bu bir başlangıç ve belki de yine kombinasyon terapileri için umut vaat edici. Bir diğer ilaç verapamil, o da kalsiyum kanal blokörü ama o da IR1'ın o pathway'de olan bir başka yeni TXNP'i inhibe ediyor ve fare modellerinde diyabeti önlüyor. O da faz 2'de ve faz 2'de gösterdikleri beta hücrelerinin fonksiyonunu arttırıyor. Daha az insüline ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışmalar devam ediyor ama tabii ki bizim bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Daha spesifik cevaplarımızın, hedeflerimizin olabilmesi için. Bizim de çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Bugün size IR1'ı tanıttım ama biz aslında hem XBP1'ı hem de ATF6'i de beta hücrelerinde hastalığın erken safhasında susturduk. Bunların fenotipik analizini de yaptık. Omik studilerini hepsini. Sanırım ATF6 ile ilgili çalışmamız yakında onu paylaşacağız. Ama bu çalışmalar devam ediyor. Onları açıklamamı isterseniz daha sonra soru kısmında konuşabiliriz. Bir başka proje, bunu bugün vaktim olmadı çünkü gerçekten çok detaylı bir proje ve o da preprinti mevcut. Bakabilirsiniz. Burada ise şunu test etmek istedik. Bu kronik ER streste beta hücreleri nasıl davranıyor? Yani çünkü çok
çok az şey biliniyor. Kronik hücre ne oluyor? Kronik streste şunu gösterdik. Bir kere beta hücreleri sanıldığı kadar da zayıf hücreler değil. Eğer belli bir süre strese maruz kalırlarsa ama stresi çekerseniz hemen biz Ribozomal Profiling yaptık. Single cell hem hücrede hem farede hem insan dokularında ve görüyorsunuz ki hemen toparlayabiliyorlar beta hücreleri. Fakat bu 1, 3, 5 fazla bu strese maruz kalıp gelip gittikçe artık bir zaman sonra hem kimliklerini yitiriyorlar hem fonksiyonlarını yitiriyorlar ve biz bunun bir diyabet gelişiminde çok önemli bir rol aldığını düşünüyoruz. Dediğim gibi bu uzun bir hikaye. Bir başka ilgilendiğimiz konu da organel komünikasyonu streste. Özellikle ER ve mitokondri son derece stres şartlarında birbirine sinyaller yollayan iki taraflı organeller. Burada da buna yönelik çalışmalarımız da mevcut. Ve son olarak beta hücreleriyle immün hücrelerin bu tip 1'de nasıl komünikasyon kurduklarını çok merak ediyoruz. Bu iki taraflı ilginç, bu ATF6 story'de o yönde ilerliyor. Yani sanırım yaklaşık önümüzdeki 5-10 yıl içinde bununla ilgili daha çok çalışmalarımız olacak. Benim sunumum bu kadar ama kolaboratör, işbirliği yaptığımız birçok grup, birçok hoca var. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Bu bizim ortak bir projemiz. Case Western Reserve Üniversitesi'nden Maria Hatsoğlu'nun labıyla yaptığımız ortak bir proje ve onu burada belirtmişim ama konuşma sırasında atladım. O yüzden geri dönmek istedim. Tutka çalışması benim postdoc çalışmamdı. Ve Ayerivan'da da birçok farklı hem immunolojistlerle hem bioinformatik hocalarla beraber çalıştık. Evet, teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim. Hocam, sunumunuz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Dilerseniz ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümüne geçebiliriz. İlk soruyla başlıyorum hocam. Can a disruption in the production of microbial peptides produced by the microbiome trigger type 1 diabetes? Evet. Yani bununla ilgili ben ancak tahmin yürüteceğim ve bu mümkün diye düşünüyorum. Bir kere mikrobiyotanın tip 1 diyabetteki etkisine yönelik çalışmalar zaten var ve bu peptitler da bir şekilde belki stres olmasa bile hücreler tarafından farklı algılanabilip onu beta hücrelerinde bir şekilde farklı bir yöne sürükleyip sebep olabileceğini düşünüyorum. Ama bu konuda yani bir data sunamam. İşte biz çalışmıyoruz zaten ama literatürden de bildiğim tam spesifik yok. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. What is the main purpose of beta cells can help becoming type 1 in healthy bodies? Yani beta hücreleri genel işleyişi olarak sorumuz sanırım hocam. What is the main purpose of beta hücre can help becoming type 1? Şimdi evet, sağlıklı hücrelerde bir kere otoimmün olduğu için sizin bağışıklık sisteminizde de bir problem var. Ya bu soru şeye geliyor, bağışıklık sistemindeki yer stres mi başlatıyor bu tip 1 diyabeti yoksa inflamasyon mu beta hücrelerine sebep oluyor? Bu zaten hala bir tartışma konusu ama yani bizim çalışmalarımızda immün sistemden önce de beta hücrelerinde bir problem olursa veya onu iyileştirebilirseniz sonucunu görüyorsunuz da çıkıyor. Sağlıklı hücrelerde tabii otoimmün problemi yok. O yüzden
tip 1 olmuyorlar. Ama sağlıklı aynı zamanda beta hücrelerinde de stres, yani fizyolojik bir stres var ama henüz bir patolojik strese maruz kalmamışlar. Çünkü yine tip 1'de o ortamda o beta hücreleri birçok stokine, nitrik oksayda, bir sürü inflammatory faktöre maruz kalıyorlar ve bunların hiçbiri bir şekilde sağlıklı ortamda yok. O yüzden daha güçlüler. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Is there any role of reactive oxygen and nitrogen spaces in the damage to beta islets? Evet, kesinlikle. Bu da yine çok, yani aslında bizim bir yerde mitokondri ve diğer komünikasyonuna bakmamızın nedenlerinden biri reactive oxygen species, nitric oxide, özellikle bu moleküller bir kere ER stresi arttırabiliyorlar. O aynı zamanda metabolizmayı da değiştirebiliyorlar ve beta hücrelerine kesinlikle negatif bir etkisi var. Oksidatif stres bilinen bir beta damaging factor. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuzu YouTube'dan alıyorum. Common variants in genome-wide association studies works may be in the foreground and the picture may be bigger than we think. How can NGS benefit from this? Evet, bu güzel bir soru. Evet, yani common variantlar GWAS'da bulduğumuz belki de çok daha farklı şekillerde yorumlanabilir. Özellikle NGS'i kullanıldığında. Yani bu tarz çalışmalar zaten devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda daha da derin, deep phenotyping'e gideceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Could be there a protective effect on Th17 cells against type 1 diabetes? Evet, yani bu Th17 T regulatory hücrelerinin tip 1 diyabette koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Hatta bu immün sistemi hedef alan çalışmalar derken sadece T hücrelerini yani CD8, CD4 hücrelerini hedef alan çalışmalar olmadığını, aslında bir şekilde regulatory T hücrelerinin aktivitesi azalıyor tip 1'de. Bu fare modellerinde de gözüküyor. Ve özellikle fare modellerinde eğer bu fonksiyonel bozukluklarını T'lerin düzeltebilirseniz tip 1'i bu modellerde kesinlikle engelleyebiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Has the QRICH1 gene been found to be the gene that determines the fate of ER stress to adapt or apoptosis? How might a gene that regulates ER stress benefit diabetes studies? So, birinci kısma gelecek olursa QRICH1'dan emin değilim ama DR5, Death Receptor 5 geninin bu apoptosis veya adaptif responslarda etkisi olduğu gösterildi. Stresin erken safhalarında IRE1 read özelliğiyle bu DR5'ın mRNA'ni degrade ediyor. Fakat daha sonra PERK devreye giriyor ve onu transkriptini aktarıp bir şekilde o karar vermesini etkiliyor. İkincisi de how might a gene that regulates benefit diabetes. Yani ER stres tabii adaptif mekanizmaları arttırabilirseniz bu diyabet için yararlı olabilir. Tabii adaptif cevapları da arttırmak o kadar kolay değil. Yani örneğin XBP1 adaptif olarak düşünülüyor, RED ise maladaptif olarak düşünülüyor. Ama tabii bunu genetik olarak overexpress aktivite etmek de sonuçta daha fazla protein üretiyorsunuz. Bu da kendi başına stres yaratabilir. Belki geçici olarak bu adaptif cevapları arttırırsanız yararlı olabilir. Bunun bir örneği tip 1 için değil ama obezite için
insülin rezistansı için bu yakın zamanda Luke Wiseman'ın labından Nature Communications'da yayınlandı. Yeni bir küçük molekül geliştirdiler, IAX4. Bunu obez farelere verdikleri zaman geçici olarak az bir miktarda XBP'yi, bu IRE1 XBP pathway'i arttırıyor. Bu da şunu gösterdiler, hem karaciğerdeki problemleri hem de pankreatik beta hücrelerinin aktivitesini olumlu bir şekilde etkiliyor. Yani böyle kısa dönem adaptif mekanizmaları aktive edebilirsek belki de olumlu sonuçlar alabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Are there any available biomarkers that may be indicative of the UPR that are irregular to the objective of the study? Evet, yani bu çok güzel bir soru ve bulmak istediğimiz bir cevap. Bunun için gayet güzel finansal destekler de bulunuyor, biomarkerlar. Yani çok fazla biomarker yok. Sadece şunu biliyoruz, bu beta hücreleri stres olduğunda daha fazla proinsülin salgılıyorlar. Ve bu anormal bir şekildeki proinsülinin bulunması bir şekilde bir biomarker olarak düşünülüyor. Bir de insülinin methylation veya unmethylated olması da biomarker gibi ama tam olarak UPR'a özgü bir biomarker henüz keşfedilmiş değil. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Is it possible to understand the intercellular transmission of ER stress between beta cells and neighboring non-beta islet cells and islet infiltrating immune cells during T1D? Rümeysa, bu çok güzel bir soru. Yani gerçekten devamı da varmış, pardon. Okay. If possible, what effect might this have on the disease? Ya çok da uzun bir soru. Cevabı da uzun olacaktır başlasam ama şöyle kısa şekilde cevap vermeye çalışayım. Ya bu gerçekten çok bizim ilgilendiğimiz bir konu, çok merak ediyoruz çünkü bunu daha önce Hepatomegaly grubu hepatositlarda gösterdi. Nasıl koneksinlerle bu bir hücredeki stresin yanındaki hücreye aktarılabileceği Ameritroş'un paper'ı. Biz de tabii aynı bağlamda düşündüğümüz şey ki single cell RNA sequencing data var elimizde ve diğer hücrelerde, alfa hücrelerinde ve delta hücrelerinde biz IRE1'ı susturduğunda genomun değiştiğini görüyoruz. Ve onlar da bir takım verilere bizi itiyor, en azından sorular itiyor. Yani bence bir hücrenin stres olup yanındaki hücrelerin buna duyarsız kalması mümkün değil. Bu böyle bir transmission var. Hatta soruda olduğu gibi Meysa onu da sormuş. İmmün hücreler, bu da doğru. Yani bizim şu anda bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Nasıl var? Çok da fazla detayına giremeyeceğim ama stres beta hücrelerinin immün hücrelerin özellikle fenotipini tamamen değiştirdiğini görüyoruz. Yani bu transmission, stresin bir hücreden diğerine aktarılması, o hücrede bir takım genomun yeniden organize olması, fenotipinin değişmesi, aktivasyonun değişmesi çok çok ilginç sorular ve biz de onun üzerinde çalışıyoruz. Bunun bir devamı vardı. Onu da alabilirsem. If possible, what effect might this have done on disease? Yani bir stresi diğer hücrelere aktarıyorsanız büyük bir ihtimalle öbür hücrelerin de fonksiyonunu etkiliyorsunuz normal çalışmasını ve bu da disease, yani hastalık progression'ını exacerbate, yani böyle daha daha sorunlu hale getirebilir. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. What is the connection between beta cells and immune cells in the study of type 1 diabetes? Evet, yani biraz komplike. Beta hücreleri dediğim gibi yani biraz chicken and egg gibi bir durum söz konusu.
immün hücreler nitrokoksidle, sitokinle beta hücrelerini stres yapıyorlar. Beta hücreleri de yine bizim bu RNA-seq datada da göstermiştik. Kendileri farklı kimokinler, farklı sitokinler salgılayarak immün hücrelerin migration'ını etkileyebiliyorlar. Fonksiyonunu etkiliyorlar. Yani böyle bir communication var aralarında. Kim kimi önce başlatıyor bu yine yani çok da net olarak bilinmiyor. Ama her ikisi de birbirleriyle son derece iletişim halinde, aktif olarak. Ama bu iletişimi anlarsak çok daha kolay olacak işimiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan alıyorum. Do we have any information about this effect on diabetes while acting as antenna for signaling in primary ciliary beta cells? Evet, yani metabolizma ile ilgili çalışmalarda primary cilia soru herhalde bu, eğer yanlış anlamıyorsam. Evet hocam. Ama benim bildiğim kadarıyla diyabette yani bilmiyorum. Diğer sorumuza geçiyorum hocam. Can immune cells change their function if the course of disease of type 1 diabetes progresses? Fonksiyonunu immün hücreler değiştiriyor mu tip 1 diyabet progression'da? Evet. Yani aslında immün hücrelerin fonksiyonu ne? Problemli gördükleri hücreleri yani makrofajlar geliyor, fagositosis yapıyor. T hücreler işte fast ligand veya granzyme B ile öldürüyor. Fonksiyonları yani T hücrelerinin veya mesela makrofajların değişmese de ama T regulatory hücrelerin fonksiyonu değişiyor. Çünkü onlar da çok aktif olamıyorlar bu karşı bir immunosuppressive efekte karşı. Belki bazı hücrelerin değişirken cytotoxic nature'da olanların çok da fazla değiştiğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. What is the reason the aggregated structure formed by misfolded proteins remains stuck in the ER, but the UPR pathways don't open? If it opens, what could be the reason for the aggregate to stay there? Devam yapalım. Şimdi open derken tam olarak ne kastedildiğini anlamadım ama şöyle söyleyebilirim. Yani protein katlanması ER'de oluyor. Eğer bunda herhangi bir problem çıkarsa da henüz yani o ER'de stuck bir şekilde duruyor ve bunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Ya bunu ER'de yollarsınız, degrade edersiniz ya da chaperone express edersiniz, katlanmasını düzeltmeye çalışırsınız. Ama sonuçta katlanma olayları ER'de gerçekleştirdiği için orada yani stuck oluyorlar. Daha yani birçok hastalıkta, cystic fibrosis'te veya amaç bu misfolded proteinleri secrete etmek değil. Onları bir şekilde düzeltip veya elimine edip hem ER'ı rahatlatmak hem de böyle faulty dediğimiz proteinleri dışarıya vermemek. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. What are the benefits of increasing the ER capacity of UPR in beta cells? Evet, yani dediğim gibi beta hücreleri çok secrete eden hücreler olduğu için onun UPR'ın aktif ve fonksiyonel olması çok önemli ve bu hem fizyolojik şartlarda hem patolojik şartlarda önemli olacaktır. Bu mesela tip 1 diyabette baktığımızda biz ATF6 ve XBP1'ın tip 1 hücrelerinde daha hastalık oluşmadan önce daha bu fareler normal glycemikken bile biz bunların ekspresyonunun düşmüş olduğunu gösterdik. Ve tutkayı verdiğimizde mesela onların hepsi geri geldi. Yani ne yapıyorsunuz siz? Bu defektif UPR'ı düzeltip yani beta hücrelerine bir silah vermiş oluyorsunuz. Ellerine cephanelerini vermiş oluyorsunuz ki bu stresle baş edesin. O yüzden adaptif stresi induce etmek önemli. Tabii bunu yaparken biliyorsunuz bu şey gibi hani double-edged sword gibi böyle yani keskin bir bıçak. UPR'ı arttırayım derken siz maladaptif terminal UPR'ı da arttırabilirsiniz. Bu yapmak istediğiniz bir şey olmaz. Çünkü o zaman bu strateji ters teper.
Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Is the effect of mitochondrial dysfunction on diabetes mellitus more severe than a stress on the ER? Güzel bir soru. Test etmesi zor bir soru. Çünkü yani her ikisi de problem yaratabiliyor ama hangisi daha kötü gibi bir karşılaştırma yapmanız zor. Ama yani eğer şimdi ER zaten problemliyse bir şekilde kalsiyum oradan çıkmışsa o bir yerde mitokondriye gidiyor, onun fonksiyonu da bozuyor. Ondan sonra oradaki problem tekrar ER'ye yansıyor. Bu böyle bir feedback gibi birbirlerini beslediklerini düşünüyorum. Birisi diğerinden daha çok değil de hep beraber bozulup hastalığı daha kötü bir stage'e taşıyorlar. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Can a beta cell guide us to find whether it was indicated as a result of chronic inflammation in T1D or not? Soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii ki. Can a beta cell guide us to find out whether it was indicated as a result of chronic inflammation in T1D or not? Yani T1D'de zaten kronik inflamasyon olduğu biliniyor. Yani bunu bu çok iyi çalışılmış durumda. Ama beta hücrelerinin bu kronik inflamasyondan etkileşimi de yavaş yavaş önce kültür sistemlerinde çalıştı. Şimdi hayvanlarda da gözüküyor. Ama kronik inflamasyon yani çok erken safhalarda başlıyor. İlk makrofajlar geliyor. Onlarla birlikte eğer bunu biz mesela NOD modelinde düşünecek olursak daha 3. haftadan itibaren makrofajların gelmesiyle birlikte kronik inflamasyona ortam sağlanmış oluyor. Ondan sonra beta hücrelerinde zaten daha fragile oldukları düşünüyor. Bu da onlara olan etkisini arttırıyor. Ama evet yani kronik inflamasyon zaten mevcut. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Lab on the chip and anaerobic technology, if remotely control CRISPR is performant at the molecular level, what is the effect for type 1 diabetes? Evet yani bu da güzel bir soru. Cevabını bilmediğimiz bir soru ama yani bu genom editing, yeni teknolojiler şu anda öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani son 2 gündür seyrettiğiniz bütün konuşmalarda da görmüşsünüzdür. Ultra metodlar, her şeyi çok tek hücre seviyesinde görmek, anlamak, hatta büyük bir ihtimalle yakında manipüle etmek de mümkün olacak. Henüz bunları nasıl uygulayabiliriz? Bu yani devam eden çalışmalar, CRISPR zaten CRISPR'ın şöyle bir şey var. Yani monojenik bir diyabet olsa tek bir genin bozulmasının neden olduğu diyabet tipleri var. Mesela CRISPR oraya çok daha uygun veya gen editing, yani gene editing, gene terapi bunlara özellikle tek bir genin problemli olduğu diyabet formlarına bence daha etkili olacak. Tabii biraz type 1 diabetes yani daha komplike ama yani göreceğiz bakalım nasıl bizi etkileyecek bu yeni teknoloji, yeni findingler. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Can iPS cells be used to treat severe type 1 diabetes? Yeah, that's a good question. Evet, yani şimdi ondan bahsedecektim ama sonra kararsız kaldım. Özellikle bu yıl bu konu hakkında büyük bir hype var tip 1 diyabet alanında. 2 tane grup, Doug Melton'u da sayarsak, o New York Times'ta yayınladı gerçi ama iPS selleri alıp bunları makro kapsüle edip 2 tane klinik çalışma var. 15 hastayla Kanada Tim Kiefer'ın grubu yaptı. YSide. Bir de Shapiro grubu yaptı. 2 ayrı Cell Stem Cell ve Cell Report Medicine Paper eğer bakmak istiyorsanız. Bunlar iPS derived stem cell beta selleri bu hastalara klinik çalışmalarda verdiler ve çok da güzel insülin ürettiklerini gördüler. Ama şöyle bir sorun var. Tabii bu bir kere bu çok muhteşem bir result. Ama şöyle bir sorun var. Yani henüz immuniteyi nasıl kontrol edeceğiniz bir sorun. Yani bu iPS selleri verirken aynı zamanda
bu hastalara immünsüpresanlar verildi. Yani hayatınız boyunca immünsüpresan kullanmak istemezsiniz. Özellikle bu son 2 yıldır yaşadığımız olaylarla immünsüpresanın kesinlikle ömrünüzün sonuna kadar kullanmayacağınızı görmüşsünüzdür. Ama iyi bir adım. Yani bu beta hücrelerinin fonksiyonel olması, glukoza respond ederek insülin salgılaması çok güzel bir adım. Ama oradaki en büyük şu andaki bariyer bu hücreleri verebilirsiniz ama immün ataktan nasıl koruyacaksınız eğer immünsüpresan vermezsiniz. Ama bu sene özellikle bu konu hakkında çok büyük gelişmeler yaşandı. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Cells that change their identity do the change the exabyte to escape from the T cell by their surface receptors or do they follow another way? Bu da güzel bir soru. Eğer biz bunu kendi datamızdan yola çıkarak yorumlayacak olursam, şimdi beta hücreleri identitesini değiştirdi diye sunduk size ki gerçekten de öyle. Ama o proteinleri gösterdiğim markerlar aslında kimisi cell surface'da olan, kimisi cytoplazmada olan, kimisi de nucleus'ta olan. MFA bir transcription factor, UCN3 öyle, GLUT2 membranda bulunuyor. Yani not necessarily diyeceğim reseptör olması ama daha çok identity'yi belirleyen genler oluyor. Bunlar gittiğinde de işte o zaman kendileri gibi gözükmedikleri için de T cell'lerden evet çok güzel bir terim escape edebiliyorlar. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Can supplementing with antioxidants in patients with type 1 diabetes positively change the course of the disease, or could taking these antioxidants worsen the course of the disease by increasing oxidative stress, such as in cancer? Yani şimdi tipleri de kanser gibi yani komplike bir hastalık olduğu için sadece antioksidan alarak bu hastalığın seyrini değiştirmeniz pek de mümkün olmayacaktır. Çünkü birçok faktör var. Oksidatif stres her ne kadar hastalığın patojenizinde etkili olsa da tek bir komponenti değil. Orada çok kronik inflamasyon var, otoimmünite var, beta hücrelerin kendi problemleri var. Ben yararlı olabileceğini düşünüyorum ama bir ölçüde, yani o da küçük bir ölçüde olabilir. Çünkü çok daha derin problemler var çözülmesi gereken. Ve bu yani hani oral yolla alacağımız antioksidanlarla bir yere kadar belki pozitif bir etkisi olabilir ama hani hastalığa çok gidişatına çok fazla etki etmeyebilir. Daha büyük çapta birçok farklı şeyi etkileyen bir approach olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Can studies in type 1 diabetes aim at preventing beta cells from being targeted by the immune system using gene knockout techniques be applied to humans? Evet, bu da güzel bir soru. Yani mesela biz ayarı yuvanıkken susturuyoruz ve bu fare modelinde işe yarıyor değil mi? Yani hatta ben size söyleyebilirim ki ATF6 ve XPP için de geçerli bu. Ama bu tek bir geni böyle kompleks bir hastalıklı insanlarda susturarak tedavi opsiyonuna sahip olabilir miyiz? Zor. Yani dediğim gibi çok komplike ama buradan yola çıkarak hangi pathway'lerin etkili olduğunu ve bunların mesela şimdi bizim yaptığımız hem IRE1'ın da gösterdiğimiz XPP1'ın ve ATF6. Bu 3 knockout farenin hepsinde elimize single cell RNA seq'lerim. Yani bir core pathway, bir core mekanizmayı etkiliyorlar mı? Bir şeye ihtiyaç duyuyorlar mı? Bunu araştırıyoruz. Ve ufak tefek elimizde bulgular da var. Ve bundan sonraki aşamalarda bu core sistemi belki hedef alan çalışmalar yapacağız. O core sisteme yönelik. Ve yani bir geni susturarak monojenik bir diyabet olmadığı için tip 1 biraz farklı. Yani bu yüzden birçok preclinical dediğimiz bu fare modellerini aldığımız sonuçları insanlara uyguladığımızda insanlarda fail ediyor. Ben 2500 tane clinical trial gösterdim orada. Bunların çoğu yani bunlardan güzel veriler de aldık preclinical modellerde ama aynı yani birebir orada koruyor. İnsanda da koruyor diye bir şey yok ve tekken biraz bana zor geliyor ki olmasını isterdim ama bu monojenik bir diyabet değil, daha komplike.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam son sorumuz bu da YouTube'dan. How do you interpret the relationship between cancer and diabetes? Evet, yani bu da aslında çok güzel bir soru. Belki yani tip 1'den çok tip 2'ye burada obeziteye, daha çok da obeziteye aslında ilişkilendirebilirim. Obezitenin bazı kanser türlerine, mesela bu ovary, karın boşluğundaki o tarz kanserlere yatkınlıkta bir risk faktörü. Yani obezitenin zaten kanserde risk faktörü olduğu biliniyor. Obezitede tip 2 ile daha çok asosiye olduğu için yani fazla bir glukoz var sistemde. Bütün bunlar kanser için risk faktörü. Tabii ben kanser çalışmıyorum ama yani yayınlanmış çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla diyabet, özellikle tip 2 ve diyabet high glucose, başka besinlerde, lipidlerde de orada şey var. Bunların hepsi kanser için bir risk faktörü taşıyor. Hocam cevaplarınız ve katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız için hem kendi adıma hem de katılımcılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de çok güzel sorularınız için ve bu güzel organizasyon. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar hocam. Sıradaki konuşmamız Genome Privacy in the Area of Multiomics konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Gamze Gürsoy hocamız bizlerle olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Bioinfocongress II. Doktor Gamze Gürsoy. Çoklu Omik döneminde Genom Gizliliği. Doktor Gamze Gürsoy lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde, doktora eğitimini Illinois Üniversitesi'nde Bioinformatics bölümünde tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmalarında Yale Üniversitesi Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatics programında Dr. Mark Gerstein ile birlikte genom gizliliği ve kişisel genom varyasyonu ile düzenleyici genomik arasındaki bağlantı konularında çalışmıştır. Şu anda Columbia Üniversitesi Biyomedikal Yaklaşımlar bölümünde yardımcı doçent ve New York Genom Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Gürsoy'un araştırma grubu hastalıklar ve fenotiplerle ilgili olarak büyük ölçekli omik verilerini analiz etmek ve anlamak için araçların geliştirilmesi, genel sunucularda hassas genotip ve fenotiplerin analizleri, geniş paylaşım olanak sağlayan pipeline ve dosya formatları ile ilgilenmektedir. Bunların yanında özel olarak gizliliği koruyan yazılımların geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Bioinfocongress II. Dr. Gamze Gürsoy, Genome Study in the Era of Multi-Omics. Dr. Gamze Gürsoy graduated from Boğaziçi University, Department of Chemical Engineering. She completed her PhD in bioinformatics at the University of Illinois. Her postdoctoral training with Dr. Mark Gerstein, she focused on genome privacy and the link between individual genome variation and regulatory genomics at Yale University's Computational Biology and Bioinformatics program. She is currently an assistant professor in the Department of Biomedical Informatics at Columbia University and a core faculty member at the New York Genome Center. Dr. Gürsoy's research group is interested in developing tools to analyze and understand large-scale omics data in relation to diseases and phenotypes, with a particular interest in developing privacy-preserving software, file formats, and pipelines that enable broad sharing and analysis of sensitive genotyping and phenotyping data in public servers. Sayın Doktor Gamze Gürsoy ve değerli katılımcılarımız, Bioinfocongress II etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün Genome Privacy in the Era of Multi-Omics konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Gamze Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Evet, bunu tekrar deneyelim. İronik bir şekilde privacy ayarlarına takıldık. Çok özür diliyorum geç kaldığım için. Şu an bütün slaytları görebiliyor musunuz? Şu an göremiyoruz hocam. Tekrar. Aha, evet. Evet, şu an görebiliyoruz. Tam ekran yaparsanız. Şimdi tam ekran oldu mu? Evet hocam, gayet iyi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sonrasını İngilizce yapacağım. Umarım sorun olmaz. It's a tremendous honor and pleasure for me to be here after starting my lab just over 2 months ago. And I'm really excited to share with you what I've been doing in the past 4 or 5 years in my postdoc. And just a little overview, as I was trained as a computational biologist and bioinformatician, I'm interested in many aspects of biological data, but today I will heavily talk about my genome privacy work. Slide geçişini görebiliyor musunuz? Gördüğünüzü assume ediyorum. Today, I'm going to first start with explaining a little bit basics of paradigms in science, and then you will see why I'm talking about this. As you all know, the paradigms in science starts with the empirical analysis, theoretical background, and the computational sciences. But here, by computational sciences, we mainly mean the analysis, not data analysis, but numeric methods or other computational ways of using the theoretical data. But with the increasing use of data, there is now a paradigm shift to the nature of science toward data science. And actually, we were actually indeed warned
about the flood of data that we have to develop new tools to cope with it. This is particularly true in the area of personalized medicine, where we are collecting a large amount of data from patients and research participants. And the ongoing work by the, all over the world with the informatics faculty, that we are getting better and better at dealing with the challenges that the data-intensive discoveries present to us. But there are some efforts addressing the challenges related to privacy and security of the collected data that is still at its infancy. Let's think about how we use genomics, for example. In order to understand a genetic disease, we need to make connections between the genomes and the disease phenotypes. But unfortunately, direct linkages do not really exist because the effect of genetics is propagated through different pathways and biological mechanisms. That's why we need data from other genomic-related sources, such as personal epigenomes, transcriptomes, proteomes, and metabolomes. And this creates issues related to analysis, sharing, and the privacy of the collected data. I feel really lucky to be doing genomics in this really exciting times where we collect and have access to many different types of genomic and related data. This information explosion comes with an analysis gap that calls for transitioning the analysis from traditional approaches to data-driven approaches, such as machine learning. Because as I mentioned, the relationship between the outcomes and the input are complicated to capture beyond simple statistical methods. However, one of the barriers in increasing the amount of data to be used in machine learning for better statistical association is the private nature of this data. Therefore, the overarching goal of my research during my postdoc and also as well as in my new lab is to address the challenges of privacy, analysis, and sharing of personal biological data in an ethical manner on our way from data production to personalized medicine. Today, I structured my talk to answer these two questions. How we can quantify the genetic information leakage in omics data, and how we can develop privacy-preserving sharing and analysis of omics data. So I will first start with genetic privacy. So let's talk about what genetic privacy is. As you all know, our genomes are our fingerprints. We share 99% of our genomes with the humankind, but that 1% difference is what makes us different from everyone. It's extremely unique. It can tell roughly which geography we are from. It can tell what kind of health problems or traits we will have. I think by now I don't need to convince people that removing identifiers such as names, date of birth, or zip codes will not de-identify the genetic data. And indeed, it was shown that in a very elegant way that we can infer people's last names or full identities by using genomes. DNA data leakage is also more dangerous than other data leakages because you cannot change your DNA. You can change your credit card if it gets stolen, but if your DNA data is stolen, there is no change. And also, it does not only affect you, but affects the generations after you. And here, the tip of the iceberg is typically what you see in the media about genome privacy. Things like how the current laws does not cover life insurance, or how police can knock on your doors because your relative might be a criminal, or how 23andMe is allowing drug companies to have access to their customers' private genetic data. But there are also other aspects of genetic privacy stemming from the dark history of genetics, especially in the United States. Easy access to genetic data could lead to things like discrimination through racial profiling. There's also the issue related to data ownership, inclusion, and who benefits from data sharing. There are communities here who are really concerned about these issues. Of course, as scientists, we should not be extremely alarmist and cause situations like our access to data will be difficult or completely cut, because we can only advance biomedical science if we have access to data. But we must be prepared to create infrastructures, technological advances such as privacy-preserving technologies, and better policies to create trust between people and the researchers. This will only increase the participation to the studies, and that will enable better statistical power for more medically and biologically actionable discoveries. So the leakage from the genomics data is kind of easy to understand. If you share your entire, 3 billion base pair letters of a person's genome, you can mine these letters and find what is different between this person and the others and use it for all sorts of inferences. But now, as I mentioned, there are many other types of molecular measurements that are similar to genomics. For example, transcriptomics data tells you which genes are expressed and which genes are silent. Epigenetic data tells you what are the factors and the proteins that bind to the DNA. And we call all of these measurements as functional genomics data. The question is how we can determine the private information leakage in these other types of omics data.
Let's talk about RNA-seq as an example. Let's say we have an individual with a phenotype. We want to understand which genes are up and down regulated in this person's genome. After we sequence the RNA and overlap these sequences with the locations of the genes in the genome, and we can conclude which gene is expressed and which gene is not expressed. So at the end, what we want is this gene expression matrix, but it comes with these next generation sequencing reads that contain the genetic variants of the individual that the sample is taken from. And therefore, following traditional DNA sequencing data sharing protocols, we store this raw functional genomics data in restricted data archives such as dbGaP. And this creates bureaucratic problems, especially for people who are accessing the data outside of the United States, because there's a huge access problem to the data. But if the data is legally de-identified, what can be learned from just a collection of these letters? I want to show you that even after we noise this data significantly, we can still use these genetic variants as keys to open up more sensitive information about these individuals. And actually, this quantification allows us creating solutions to this privacy problem, and hopefully we can share this data more broadly with the researchers. One way to reveal this amount of privacy leak is to perform a linking attack to the data. Linking attack is typically a privacy breach where we overlap two data sets in order to learn sensitive information about an individual in these data sets. Here we have an RNA-seq data from a cohort of approximately 500 individuals, and let's assume half of them have the bipolar disorder positive and half of them have the bipolar disorder negative phenotype. We also say steal someone's genome, like our friend Jane's genome, and want to know if Jane is in this RNA-seq cohort and if she has bipolar disorder or not. So what we do is we first obtain genotypes from RNA-seq reads. These genotypes are not accurate, they are partial, as RNA-seq cannot capture the entirety of the genome, and you can see from the precision and the sensitivity of these genotypes, they are quite noisy. And we already have Jane's genotypes from the stolen genome. We can then intersect Jane's genotypes with every single anonymized individual in this cohort and score this intersection based on the allele frequencies of these genotypes, meaning that if there is a rare allele in Jane's genome and a rare allele in the RNA-seq data, that means that that genome in the RNA-seq data might be belonging to Jane. We can then rank these scores based on how good they are, and then we can conclude that the top-ranked individual is Jane in this anonymized cohort. And to have the statistical significance and reliability, we can define a metric called gap that tells you how different the top-ranked individual than the rest of the cohort. And if this gap compared to a randomly distributed gaps is significant, then we can reliably say Jane is the 10th individual in this first cohort, meaning that Jane has bipolar disorder. So this is great, it works for Jane, but how accurate is it actually? We did this for every single individual in this 500 people cohort and successfully and significantly linked all of them back to their RNA-seq data with 100% accuracy. But this is somehow an easy linking attack because we stole someone's genome. With the current protections in place, it is really unlikely that we can steal genomes that easily. So for that reason, we assessed if we can still link known individuals back to their RNA-seq data when we have noisy genomes from the individuals. And one way to collect noisy genomes is to use discarded items such as coffee cups. It's also perfectly legal to grab someone's coffee cup and sequence it. So what I did is I first collected blood from consented individuals, extracted the RNA, sequenced it, and added to my anonymized database. So I have now added this person's RNA-seq as well to that bipolar disorder cohort. And then I used coffee cups from the same individuals, extracted DNA on the surface of the lid and sequenced it, and then performed a linking attack between the coffee cup DNA and the RNA-seq database. And this was performed for 2 individuals with 6 coffee cups from each. So when I did that, first I want to show how noisy these data sets are, and then I will show you how good we are in linking the coffee cups back to the RNA-seq data. So I already mentioned that the RNA-seq genotypes are neither precise nor sensitive. The genotypes from coffee cups have also very low sensitivity because we cannot obtain the entire genome. You really need to torture the DNA on the lid to be able to get something out of it. There is also a lot of contamination. We have a lot of false positives because, there is the environmental DNA that it is contaminated with. There is also, if you're buying the coffee from
from a coffee shop, the barista's DNA is on it too. But regardless, when we sequenced the coffee cup DNA at 10x coverage, we were able to link all 12 of them back to their owners in the RNA-seq database. We then downsampled the coffee cup DNA and found that even at 0.125x coverage, we are more than 60% accurate. This is around $19 worth of sequencing. So with just, this includes all the reagents that I use, meaning that if I just grab someone's coffee cup and spend $19, and if I know, if I have an anonymized RNA-seq database, I can link that person back to their RNA-seq database. So with this, and also with the previous linking attack, we were able to tell the degree of the leakage and understood that we should not be really treating this data saying that, oh, this data is really noisy, we shouldn't be, we can share it broadly. There is actually a really big privacy leakage in these RNA-seq data, and also other functional genomics data such as ChIP-seq and ATAC-seq as well. So let's go back to the raw data. We really want to share it, but currently it is stored in the control access databases, and this reduces the utility of the data by creating bureaucratic hurdles to the researchers. And these hurdles are even a lot higher for researchers from outside the United States. But it provides privacy. We cannot share it publicly, as I mentioned, that there is a huge privacy problem, but it will have utility. So we need to find a solution that balances the utility and the privacy needs. And this is kind of possible for functional genomics data because we know that genetic variants are the byproducts, and we often don't need them to do most of our calculations. So for example, a lot of these rules, sharing functional genomics data behind firewall, were established during the DNA sequencing and genotyping was popular. With the increasing technology, we have now more and more omics data being generated, and all of this data is being treated as DNA sequencing in terms of privacy and sharing. There are two main problems with that. First, the penetrating privacy is easier because we have now more information, as I showed. But also now we will have this overflow in these central data storage repositories, because you can see that the amount of the data you get from functional genomics is a lot larger than the DNA sequencing data, because for whole genome sequencing, you sequence someone just once and you have the genomes. But for functional genomics, you can perform functional genomics to many different tissues of the same person, or you can do different kinds of functional genomics such as ChIP-seq, RNA-seq, or ATAC-seq to the same person. So meaning that we have more data that we need to liberate from the firewall, but we also have more privacy problems. So we thought that since we don't use genetic variants for calculating, for example, gene expression values or ChIP-seq peaks, there should be a way to sanitize this data and share it more openly. Before diving into how we can do that mathematically, I want to explicitly show you the source of genetic variants and introduce you commonly used file formats, which I know that most of you already know these, but it's helpful to go over the basics. So when we sequence RNA, we obtain reads that are of particular length, and they are the combination of letters in our DNA. And this data is commonly stored in a format of FASTQ files. We then take every read in these FASTQ files and map them to the coordinates of human genome and derive another file type called BAM files. These store the locations which these sequences are coming from in the reference genome. So meaning that you can actually take a sequence from an RNA-seq BAM file, look at the locations in the reference genome, and then figure out what the difference between this person's genome and the reference genome. And this is called variant calling, as you know. But it's really important to share the files in the form of BAM files because they don't only preserve the data in a compressed format, but they are also used as input to many functional genomics data processing pipelines. So it's important to make the data available in BAM format, but also important that we provide privacy. Currently, we store the functional genomics raw files behind a firewall where we keep it from the bad actors, but it also keeps the data away from the scientists. In the next few slides, I want to explain ways to sanitize the data such that the private components of the data can be kept away from the bad actors while we give the public component to the scientists so that they can do easily their calculations without going through bureaucratic hurdles. For that, we developed a privacy-preserving transformation that takes the BAM files and transforms it to a privacy-preserving BAM, PBAM in short,
This is done by making sure that any calculation F that is done on the original BAM file and the PBAM file will yield very similar results, and the difference between these results should be quantifiable a priori. We do this by replacing the genetic variants with reference alleles, although it is really straightforward to do this with SNPs because you just flip the the base pair. If there's a SNP, you convert it to the reference allele. But it's not as straightforward for SVs, structural variants, because you have these big gaps or big insertions in the data that you need to make sure that when you do this sanitization, it doesn't hurt the utility of the file. So we can actually mathematically define the privacy and utility. Privacy is defined as the percentage of the observable variants that are masked, and the utility is defined the percentage of the genome that is above an error threshold, meaning that when we do a transformation to a structural variant, we can actually count how many locations in the genome we are noising when we do that, and then using that number, we can actually calculate the utility. And now we can also show that there is a mathematical balance between the utility and the privacy by deriving these equations. And we can numerically show the upper bound of the utility loss when we have 100% privacy. So this is the absolute maximum utility loss that you can get from any functional genomics PBAM file. And we are showing that it is at most 10%. And in reality, actually, it's a lot lower than that. So for example, here, if you look at the difference between gene expression between BAM and PBAM in blue, it's very consistent. And you can also compare it to the difference between the first replica and second replica of the same sample, that you can measure it within the context of the biological noise, and you can see that the variation between BAM and PBAM is actually a lot lower than variation between the replicates at 100% privacy. Here I want to show how it plays out with privacy. In this top figure, I am increasing the number of genetic variants that we sanitize in the x-axis, and then in the y-axis, I am calculating the risk of re-identification of this person, which is, as I showed, that it is calculated by this metric gap. And if this gap falls below this threshold, which is the dashed line, then I know that I can no longer re-identify this individual. And then here in the blue line, I am showing how much noise I am adding to the data by doing the data sanitization. As you can see, there is this sweet spot where you can no longer identify the individual, and you also add a very small amount of noise. We can also define privacy in terms of the number of GWAS SNPs observed, because if you're observing a GWAS SNP about in an individual's genome, you can pretty much tell a phenotype about that individual. For example, if this person has this diabetes risk genetic variant, then you can more or less say that this person has either diabetes or has the risk of diabetes. So as we increase the sanitization of our data, we remove more and more GWAS variants, and then in the blue, I am showing how much error we are adding to the data. And again, there is this similar spot where you don't add much error while you actually provide a lot of privacy. So in summary, with this data sanitization, a large amount of privacy leakage can be prevented, and the data can be shared broadly. It works with all usual suspects, from ChIP-seq to RNA-seq to ATAC-seq. We also developed these tools called P-tools, where we can do the sanitization, but also what we do is we create these small files called Diff Files. These files has the information, the difference between the PBAM and the BAM. And you can put these Diff files behind a firewall. So the idea is that a researcher can access the PBAM freely. And then if the calculations are useful for that individual, for that scientist, then the scientist can go and apply for the Diff file. So we can actually cut on these bureaucratic hurdles a little bit. And also Diff files are a lot smaller than the BAM files. So it's easier to keep them behind a firewall. And with P-tools, you don't actually ever have to store the BAM files. You can take the Diff files and the PBAM and the reference genome and then go recreate the BAM files. So here, I argued that the policies to protect privacy of raw functional genomics data is too stringent, and there are ways to sanitize this data and make this data freely available. And then next, I want to argue that policies to protect privacy in summary level omics data is too lenient, and we need to do something about it. So let's talk about summary level data. It has been repeatedly shown that you can indeed infer genetic variants from
summary level omics data. So here I am showing raw reads, signal profiles, and summary results, which is the gene expression in the case of RNA-seq. As I shown that raw reads have problems, and it has a lot of variants, genetic variants that you can infer. And it was also shown that signal profiles leak deletions. And it was also shown that gene expression values can correlate with eQTLs, and you can actually figure out people's SNPs by looking at the gene expression values. And here we are showing that how the amount of data decreases as you summarize the data, but also privacy leakage also decreases, but then you get less utility as you summarize the data. But now I want to talk about a specific type of summary level data that leaks privacy that was not thought of before, which is allele-specific activity. So what is allele-specific activity? Let's talk about expression for now, for simplicity. So allele-specific expression is becoming more and more clinically relevant because it helps to understand the effect of genetic variants without the environmental factors, because you look at a single individual's genome and compare one allele to other, maternal genome to paternal genome. So let me quickly refresh your memory on allele-specific expression. As you know, we have two copies of chromosomes, maternal and paternal. Sometimes we have these letter differences, which are the heterozygous SNPs on our genome. When we calculate the gene expression of a gene from RNA-seq, it is the total expression that comes from the both copies. But by looking at these letter differences, we can actually deconvolute all the reads that we have into maternal and paternal copies, and now look for the gene expression in different alleles. And this is called allele-specific expression, or allelic imbalance. So because we have, by looking at the reads, if the read contains A, it goes to the maternal. If the read contains C, it goes to the paternal. So what can we learn from allele-specific expression in terms of privacy? So the question is, if we have a list of allele-specific genes for a donor or a patient, can we somehow show or predict a list of genetic variants for that individual to be used in a genome privacy attack? So here's the idea. To be able to identify a gene having an allele-specific expression, the gene has to have a heterozygous SNP on it or around it. Because without the heterozygous SNP, you cannot tell if the gene has allele-specific expression or not. So we can use this knowledge to penetrate privacy. For each gene, we can overlap the locations of the exons with the heterozygous SNP locations in a population of individuals. And then if the SNPs are not rare or not more common, we can then assume that this individual might have these SNPs, and because of that SNPs, we can tell if the gene is expressed in an allele-specific manner. So we can actually create these potential SNPs for that individual. And what can we do with these potential SNPs? In the first scenario, if we have an anonymized individual with these potential SNPs, we can attack to a de-anonymized database, such as GEDmatch, where we know the individuals and we know the genotypes. And then for these known individuals, we can predict phenotypes, because the likely that anonymized allele-specific expression list will come with a phenotype. If we know the person and we have these potential SNPs, I don't know, maybe we get access to it somehow, we can attack to an anonymized genomic database, and we can find the full genome of this person by using these potential SNPs. And how accurate is this? Because we are just guessing SNPs. We don't know exactly if this person has those SNPs or not. But surprisingly, we found that we are able to identify around 55 to 60% of 300 individuals that we did this attack for. And then we tried different versions of this attack. For example, HLA genes are allele-specific in many, many individuals, so they don't contain really useful information because you get the same SNP list for every individual. So if you use just the HLA genes, we see that we cannot actually identify anyone. Around 1%, I think. If we remove the HLA genes from the list of the genes, we can actually increase our identifiability by 5% or so. And if we actually remove all the common genes that we see in these allele-specific gene lists from the patients, we can actually even more increase and go up to 70% of accuracy. And this is a lot of accuracy, actually, because if you think of it, we are identifying 1% out of 3,000, meaning that our random chance is 1 in 3,000. So 70% is pretty high. So with this,
In summary, a list of allele-specific genes without any explicit genetic variant information was enough to re-identify a large number of individuals. But by no means did we suggest that we should not share this kind of summary level data, because it's very useful for science. But we think that this knowledge should be incorporated at the informed consent processes, at the education of the participants, as well as for future lawmaking. So why are we constantly restricting access to the data, right? Because we keep finding these privacy issues and we are constantly restricting access. The problem is that there is this knowledge gap, and if there are any computer scientists around you, you might know that there is this disconnection between these two fields, where there is the biologists who are generating these vast amount of personal biological data and analyze them, and then there is the fields of computer scientists, and they set the theories behind privacy and security. And with the changing policies and laws, it's becoming extremely difficult to access the data in the plain form. So our mission is to merge these two distinct disciplines and make better statistical associations between genomes and the diseases using cryptographic techniques, such that we can also combine data from multiple different sources in a privacy-preserving manner. So having said that, now I want to talk about how this technology, the cryptography, applied cryptography, can help with a lot of these privacy problems. Before diving into how we utilize cryptography for DNA sequencing data, let's talk a little bit data privacy in general, because this is not news. Data comes in three forms. Data in transit is protected through encrypted connections. We encrypt the data in rest, but if we want to use the data, we have to decrypt it. Protection of data in use, that is we are interested in, is especially in cloud services, is a difficult problem to solve. There are several solutions proposed, such as trusted executive environment, secure multi-party computation, or homomorphic encryption. But they are really, they are very nice because they have theoretical guarantees, but they have huge challenges related to data performance, applicability, and usability. Especially when it comes to the genomics, the overhead from the amount of data and also from the many nonlinear operations that we do, these challenges becomes huge. These technologies allow us to work on the data while protecting the data at the same time. So meaning that you can put the data in the cloud in an encrypted form and work on the data while the data is still encrypted. And we can think of it as, a jeweler working on a piece of very expensive and important piece without taking it out of the safe box. So how does this work? Let's focus on a particular problem, because every different problem in bioinformatics will have a different form of solution when we use applied cryptography. Today, I want to talk about particularly this problem, genotype imputation, because it's really one of the applications that has been done using homomorphic encryption that we can now scale it for a lot of genomes. So this is a famous graph from NIH, where you see that there is a steep decline in the cost of human genome sequencing for a single genome. So but we want to have statistical power, meaning that we want to sequence thousands of genomes, and it's still very expensive. So we still do these, traditional ways of looking at the genetic variants, such as gene chip approach, where we assay only a subset of the genetic variants in the genome, and then we predict the rest by using the correlations between the different genetic variants using, for example, linkage disequilibrium. For example, here I'm showing that these pink circles are the target SNPs, where we get from the gene chip. For example, if you do 23andMe, what you get is a subset of your genome, and then you can predict the rest of your genome using these target genotypes. So here I'm going to show you how we can perform this analysis using homomorphic encryption. And the idea is like this. Let's say Bob is a cloud provider, and he has an imputation model that works with encryption. Alice has her VCF from 23andMe, and she wants to impute the rest of her genome, but she doesn't want Bob or the cloud server to see her genome. So what she does is she encrypts her genome, sends it to Bob. Bob imputes the rest of the genome and outputs an encrypted file and gives it back to Alice, and now Alice can decrypt it and use it. So this is developed using a technique called homomorphic encryption.
that allows this computation to happen on the encrypted genome. And how does this work? So I'm going to dive into the details of this algorithm a little bit. So first, I'm going to talk about how I came up with a very simple plain text solution, and then I will tell you how I convert it to homomorphic encryption. So let's say this is the genome, and these pink circles are the genotypes that we get from the gene chip analysis. For example, your 23andMe results. And these, the other way, the purple ones are the ones that you get, and the pink ones are the ones that you want to predict. So for each target SNP that we want to predict the genotypes for, we can define a window and number of tag SNP around it, and we call it a pseudo haploblock. It's not a real haploblock, but it's just a guess of what the haploblock around this target SNP might be. So what we can do is, for this individual, we know the purples, we don't know the pink. We can go, for this particular region, go to our database that we have full genomes for example, 1,000 genomes database, and we can look for individuals that are similar to our query individual with respect to their purple circles. So we have a way of calculating this similarity, and then we can rank all the individuals in the database based on the similarity to the query individual, and then take the top M individuals. And then we say that this top M individual is the genetically related individuals to this query individual for this pseudo haploblock. And then by using the joint probabilities between the pinks and the purples, we can actually calculate the probability of this target SNP genotype being 0, 1, or 2. So this is great, but the problem is that when we calculate this, every time we have to go to the database and do this similarity calculation, and it's very expensive, and we cannot do it with homomorphic encryption, because homomorphic encryption is designed to only do simple operations such as summations and multiplications. So how can we convert this into a version where we can do it with encryption? So for this, what we did is, let's say we assume that, so we know that in the pseudo haploblock, all of these tag SNP genotypes, the genotypes that we know, can only take three values, right? Either there is no SNP, or there is SNP in one allele, or there is SNP in both alleles. We can actually simulate all possible individuals, enumerate all possible individuals for this pseudo haploblock. And then for all these virtual individuals we call possible individuals, we can actually calculate what the pink circle will be for each of these individuals, and then create a lookup table. In this lookup table, our index is the sequence of the tag SNP genotypes, the sequence that we know, and then the second and third column are the probability of the pink circle being 0 or 1. So now we pre-computed for every single individual on Earth what this pink circle will be. So we can then encrypt this lookup table. So when we have a query genome, we know that that genome exists in this table because we calculated for every possible individual. We can easily look up for what this query genome's pink circle will be. Either it's 0, 1, or 2, meaning that the probability of 2 will be the 1 minus probability of 1 plus probability of 0. And this is called a private information retrieval problem. In plain text, it's very quick. It's a lookup table. In encrypted domain, it scales with the number of rows, but our number of rows is actually bounded by 3 to the power of n, and meaning the number of tag SNPs. We use this encryption scheme called BFV, using Microsoft Seal's library, and doing some tricks such as batching and no bootstrapping. We make it really fast, and we can now, in the encrypted domain, calculate the genotype imputation very easily. And here I'm showing and comparing the results of Bioinfocongres, which is our program, how it compares to the state-of-the-art plain text solutions, Beagle and Input2, that are the most commonly used imputation solutions. So we can provide privacy, and we are almost as good as Beagle and Input2. There is a loss of accuracy with there's a trade-off between the privacy and accuracy, but it's still quite accurate. And this is very scalable. We can actually calculate genotype. We can do genotype imputation for 1,000 of individuals in 8 minutes by using this encrypted way. So basically, this is a phasing-free, scalable, and
privacy-preserving and accurate genotype imputation method. We use fully homomorphic encryption. It enabled us outsourcing this computation on genome from large cohort to cloud services. And encryption has its problems because now we encrypted all this data. The size of the ciphertext increased exponentially with the increasing data size. And also, as I mentioned, that this solution is specifically tailored towards genotype imputation. For every bioinformatics problem, we have to create a different kind of approximation such as this. So now I'm going to talk about, the genotype imputation is actually an inference problem, right? We have a model, we have an observation, which is the tag SNP genotypes, and we want to know what the outcome is, which is the target SNP genotypes. There are also privacy issues when we do machine learning training because we are using observations and outcomes from a large cohort of patients, and models also has problems because model can leak who is in the training data. So since I talk about the inference problem, I want to talk about just very quickly how we can solve the privacy issues in machine learning training. And I'm going to talk about this this framework called federated learning and differential privacy and how it can help us to do machine learning in private settings. So let's say we want to predict whether a patient has breast cancer or not using their gene expression values. However, we do not have enough number of patients in a single hospital to train a model with good predictive value. So if we combine the number of patients in 3 different hospitals, then we reach enough statistical power to have a good machine learning training. But due to the privacy policies of these institutions, it's not possible to combine these data in a single server to perform the machine learning training. So then we can perform federated learning, meaning that we train the models independently in different institutions and combine the models in a third-party server. This will also have some privacy issues because model, as I mentioned, might leak information about the training data in different hospitals. And for that, what we can do is whatever we are sharing with the third-party server, meaning the model parameters, we can add a little bit noise, conforming with the differential privacy. And then based on our privacy metrics, we can actually combine the noise models. And we do this until our model converges to a good model, meaning that every institution have the same model parameters. So we created a mock network of hospitals with the data from TCGA to perform this training and evaluated our final federated model in an independent test set. We used a simple neural network model that are composed of 3 fully connected layers where we used a ReLU function and a sigmoid for the final classification task. Our input is the gene expression values of all protein coding genes, and our output is the probability of this patient having breast cancer or not. To make this training more realistic, we focused on 4 different scenarios. In the first scenario, we have equal number of patients in all 3 hospitals, and also in each hospitals we have equal number of BRCA patients and no BRCA patients, meaning breast cancer patients versus no breast cancer patients. In the second scenario, we have again equal number of patients in each site, but the proportion of the sick patients to normal patients are different. In the third setting, we have different number of patients in different hospitals, but the proportion to the sick to normal patients are equal. And in the fourth setting, which is probably the most realistic setting that we have, it's a non-IID setting, meaning that we have different number of patients and also different number of ratios between the sick and normal patients. So here in this plot, what I am showing is on the y-axis, it's the accuracy of our machine learning training on an independent test set. And then on the x-axis is the privacy level. If the epsilon is small, meaning that there is a lot of privacy added to the system, and if epsilon is large, then the privacy, we don't have as much privacy. So what I'm trying to show here is that even at very stringent privacy levels, in a non-IID setting, we see that with our framework, we can provide really high accuracy. So this is really promising, but it's again tailored towards this particular problem. But this is promising in a sense that we can have this privacy-preserving machine learning training where we can train
thousands of patients that are in different hospitals. And this specifically is important for perhaps rare disease discoveries where we don't have many patients in a single hospital, but now with this we can create these federated networks and maybe come up with some algorithms where we can predict if different types of things, for example, rehospitalization or different types of treatments, if the treatments will work for these patients in a federated setting. So here are my 3 takeaways for you for my presentation. In order to understand the relationship between the genomes and the diseases, an enormous number of measurements need to be made. And this data is really enriched with beautiful biology, but it comes with a price, which is privacy. The privacy-preserving analysis approach is now technologically feasible and can be an important novel focus in human genome research. So I highly encourage, if there are any of you, trying to pursue academic research, this could be a really nice side track kind of in human genome research, but it really is useful and almost translational because you provide a lot of infrastructure to the researchers to do better predictions and better disease models. With this, I want to thank my newly minted lab members for taking a chance on a new PI and joining my lab as soon as I started. We're still hiring, so if there are any interested graduate students, please don't hesitate to contact me. Our hiring for grad school is done through the school, but if you can reach out to me, I can provide you what you need to know, how to apply. And if you're looking for a postdoc or a staff scientist position, please don't hesitate to contact me. I can't promise, but there's a due process, but I will definitely respond back to you based on your CV. We also love collaboration, so please reach out to me if we can be of any help with the scientific questions you're attacking. The vast majority of the work I have described here was done during my postdoc at Mark Gerstein's lab. So I'm really grateful for his guidance and all the members of the Gerstein lab, and also my PhD lab in Jay Liang's lab at University of Illinois. And I have a lot of great collaborators through ENCODE Consortium as well as at Yale. And all the privacy-preserving homomorphic encryption work is done in collaboration with Mihalis, who is at NYU. With this, I'm of course very grateful of Columbia University and New York Genome Center for the support. I was hired as part of Columbia Precision Medicine Initiative, and tremendous thanks to NHGRI who supported my vision. And with this, I want to thank all of you for having me here today, and I would be happy to take any questions. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüze geçebiliriz. Tabii ki. İlk sorumu soruyorum. MapQ scores of different bioinformatic tools like BOV-TAI2, BioMem, and TopHat vary significantly. What is the reason behind it? Which one is more accurate to use? This is a great question to ask to developers of BOV-TAI and MEM or TopHat. I have no idea why they have different scores. So, I mean, MapQ scores in general just tells you how good the mapping quality of a base to the reference genome. I think that there is correlation between all these scores. So if you plot, for example, MapQ in BOV-TAI2 versus BWA-MEM, you will get high correlation. It's just maybe scaling is different. But I have no idea why they have different scoring systems. Sorry. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. What is the place of blockchain in genomic storage? Another great question. Thank you for asking, whoever asked this. Well, so this is a highly debated topic. The blockchain can be extremely inefficient to store large-scale data. So even though it creates really this nice infrastructure with, cryptographically, how to say, it has this immutability and security properties. So it is actually really great infrastructure to store really sensitive data, but in the meantime, it is very, very inefficient. So I think as the technology advances, we will have better, network systems with low latency, and maybe we will also come up with better consensus mechanisms in blockchains that makes it faster.
and then maybe there will be a place for genomics. For now, it's in its infancy. I did some proof of concept work, not as applicable as real life problems yet, but I think we are getting there. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube katılımcımızdan geliyor. What kind of applications can be made so that the information that they can access our genetic code from the products we use in chain stores does not terrify people? So as far as I understand, the question is about how we can share the data, perhaps in blockchain, so that it's private, so that the people are not worried about sharing their data. So in for example, in private blockchain networks, you can give selective access to people. So for example, you have your genome, you store your genome in a blockchain, you own the network, and you can choose and pick and choose who you want to give access. And maybe that's one way. So the traditional way is that you give your genome to the researcher and they are in charge of your data, or you give your genome to 23andMe and they are in charge of the data. And I think a better model is that when the individuals are themselves in charge of their data, then that way they can actually give selective access to other researchers or clinicians. And I hope this answers your question. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. COVID-19 için alınan swab örneklerimiz araştırılmaya açık genetik bankalarına gidiyor olabilir mi? Very good question again. I think if that's the case, they have to provide it in the informed consent. So when you sign the consent to give your data, you have to be very careful to see if it's going to a biobank to do more research on it. And also it depends on how they are isolating the information from the swab. So if it's just the COVID, then they are taking the virus RNA, doing PCR on it, and maybe discarding the rest of the sample. But the sample will contain your DNA. And if in the informed consent they mention that, then they might be doing that. But it's illegal to do that without letting you know. So if you're signing a piece of paper, please look into that. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Tohum verimliliği arttırmada tek nükleotit polimorfizm bağlantılarının yeri nedir? I unfortunately am not very familiar with this kind of agricultural genetics field, so I cannot really I don't feel qualified to answer this question. I'm sorry. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Cases of unauthorized use of genetic information result in rejection of participants against ethically designed studies. How can people's perspective on this issue be changed? So as far as I understand, Zeynep is asking, because of the unauthorized access to the genetic information, people might be reluctant to give their genetic material to the study, result in rejection. So if that's the question, I think the best way to do is to provide privacy-preserving infrastructures and then make sure that the patients and the participants know that the data will be collected and shared in an ethical manner. And putting the trust on individuals, meaning the scientists, is one thing, but putting the trust on a mathematically guaranteed software is another thing. So I think the algorithms and technology can help in that. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Tek nükleotit polimorfizmde kullanılan veriler CRISPR ile düzenlenerek tasarlanmış bir in vitro fertilizasyon yapılabilir mi? Again, I don't feel qualified to answer this question, but it's a great question, and I don't know. I mean, the CRISPR is also another field that is, really taking off very, very quickly. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube katılımcımızdan geliyor. Because the tools and methods are largely isolated, can a uniform framework be obtained that can effectively process and analyze multi-omics data end-to-end, along with easy and biologist-friendly visualization and
Çok özür dilerim hocam. Rica ederim. This is a great question. I mean, that's what we are working for, all the bioinformaticists. You know, we're trying to uniform frameworks from end to end, and also I work on the privacy preservation of that, so that everything is really easy for the biologist to do. But as was mentioned, the data is, you know, the data tells you different data tells you different stories, and also different problems have different performance issues. This is the goal, but when can we get there? I don't know. We are working on it, but hopefully, you know, in the future, we will have these frameworks, you know, one-click frameworks in clouds where biologists goes, they input their data and push a button and everything is analyzed. And I think that there are now infrastructures to do that, but it's I'm not sure how uniform they are, but yeah, this is the goal. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Does the use of gene chips have advantages over the use of microarrays? I think they are the same thing, though. I mean, it depends on what you mean by microarrays. If gene expression, microarrays do gene expression, gene chips do SNP calling, finding the SNPs. Yeah, I don't know if this answers your question. Arkadaşımızdan soruyu daha açıklayıcı biçimde yazmasını rica edebiliriz. Daha sonra bakabiliriz isterseniz hocam soruya tekrar. Sıradaki soruya geçiyorum. Multi-omik kaynaklar hastalıkların önlenmesi veya tedavisi bakımından tıbba nasıl bir katkı sağlamaktadır? So with multi-omics, you can assay many different properties of the genome. For example, if you have a disease that are caused by a gene, but the gene itself for that patient doesn't have a SNP on it, meaning there is no genetic variation on that gene. So you're trying to figure out what is the genetic variation that is causing the disease. So what you can do is you can look at the other multi-omics data that tells you what is bound on that gene, for example, a transcription factor, and perhaps that the gene that is encoding for the transcription factor is having the genetic variant. Or you can look at, for example, high-C data that tells you what is the interactions between that gene and the non-coding genome that might have the genetic variant that are causing the disease. So it helps you to annotate all these non-coding or coding genetic variants that are showing up as high, you know, they are showing up as significant in GWAS, but you don't know what they are doing. So the multi-omics allows you to do that because it allows you to annotate all the non-coding genome, not just the genes. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Lots of genomic analyses rely on the genomic variation between individuals. As far as I understand, you mask these regions in PBAM files. Great question. So I imagine there must be some type of analysis that are not suitable for PBAM files. Is there such a thing? What are some analyses that are suitable and unsuitable for PBAM files? Yeah, this is a great question that I get all the time. PBAMs are designed for functional genomics data, meaning that you can calculate gene expression, you can do peak calling, you can do, you know, chromatin accessibility analysis, where are the regions that are accessible, where are not, but you cannot do genotyping, which you shouldn't be doing genotyping on functional genomics data because you have whole genome sequencing data that you can get more uniform information. You cannot calculate the allele-specific expression or allele-specific activity because you have to know the genetic variant. So there are use cases for PBAM, and then if the use cases are outside of these functionalities, then we highly encourage people to apply for the Diff Files, which are smaller than the BAM files, and then do this analysis. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuzla devam ediyorum. Are these single nucleotide polymorphism can be benefit to explain evolution? Again, I am not an evolutionary biologist, so I will also skip this question saying that I'm not qualified to answer. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube katılımcımızdan geliyor. Depending upon the transcriptomic data reported about any particular disease, is it possible to find marker for that gene with that data? How much it will be reliable? So I'm not sure what by marker, I'm guessing it's SNP for that gene with that data in the transcriptomic. Yeah, so in RNA-seq you can find these variants that are on the genes
How much it will be reliable, as I showed that the RNA-seq is very noisy. So the SNPs that you get from RNA-seq, these markers, might be noise due to post-transcriptional changes or due to how the data is processed. But there are now tools that can be really accurate SNP calling from RNA-seq. So if you use those, it would be reliable. What I did is very quick and dirty SNP calling because I was doing it for privacy reasons, not for actually finding the actual markers. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Epigenetik ile içindeki bilgi değişmiş olabilecek DNA'dan alınmış olan bilgilerin doğruluğu, stabilite olması açısından ne kadar kesindir? Can you repeat the question? Tabii ki. Epigenetik ile içindeki bilgi değişmiş olabilecek DNA'dan alınmış olan bilgilerin doğruluğu, stabilite olması açısından ne kadar kesindir? So what I understand, if there is a change in the DNA, let's say there is a SNP, and you do an epigenomics, you get some data on it, and then you have a wild type, you do epigenomics, and then they're asking whether the information you get from the non-wild type mutated epigenetic data, how correct it is, because it may not be stable. I mean, if we are talking about a single SNP, I don't think that you would have a problem with the correctness of the information. But I'm also really not understanding the question very well, so I'm sorry. Maybe I'm not answering correctly. Teşekkür ederiz hocam. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm katılımcılarımız adına çok teşekkür ederim. Burada sözü Bioinformatics kurucusu Mehmet Çalıseki'ye bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Merhabalar. Öncelikle Gamze Hocam çok teşekkür ederim ben de tekrardan. Aramızda sizi görmekten dolayı çok mutluluk duyduk. Evet. Duyabiliyor musunuz beni? Çok teşekkür ederim ben de. Beni invite ettiğiniz için çok özür dilerim ilk baştaki teknolojik problemlerden dolayı. Hiç önemli değil hocam. Yani StreamYard altyapısı daha önce problem yaşatmıyordu hocalarımıza ama bu kongrede biraz problemli oldu. Siz kusura bakmayınız asıl. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Evet, değerli katılımcılarımız 3 gün boyunca şu an sanırım 3 gün boyunca 30 saat bir yayın süremiz oldu. 3 eğitim, 17 konuşma, toplamda 20 konuşmadan süren, görüyorsunuz yorgunluğumuzu da arka planda. Öncelikle bizlere konuşmalar, eğitimler veren 20 değerli hocamıza çok teşekkür ederiz. Açıkçası davet ettiğimiz hocalardan çok yüksek oranda kabuller aldığımız için bu kadar çok yoğun bir programımız oldu. O yüzden hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Onların bize davetleri bu kadar çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde bizleri kabul etmesi, konuşmalar yapması bizler için çok güzel ve bizleri gerçekten çok motive ediyor. Hocalarımızın haricinde siz şu anda 277 kişi var bu saatte. Çok teşekkür ederiz. Değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak büyük bir teşekkürü de ben buradaki ekip arkadaşlarıma yapmak istiyorum. En son kapanışı onlarla birlikte yapacağım. Kendilerini davet edeceğim. Bizlere sosyal medyada destekleyen sponsorlarımız oldu. Armağan sponsorlarımız oldu. Onlar için hep kitapçıklarımızı da belirttik. Kendilerine hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler gerçekten hiçbir kar amacı gütmeden öğrenciler olarak tamamı öğrencilerden doktoradan lisans öğrencisine kadar hepimiz öğrenciyiz ve bu etkinlikleri gerçekten ülkemizde bilim paylaşımının artması, öğrenci arkadaşlarımızın mesela çok duygulandırıcı bir mesaj vardı. Lise öğrencisi arkadaşlarımız vardı. Bunlar bizim için çok önemli. Onlar geleceğin iyi birer bilim insanları olacak belki de. Onlara böyle güzel bir fırsat
tanımak, hocalarla, değerli hocalarımızla, değerli bilim insanlarıyla onları tanıştırmak bizler için çok mutlu edici ve motive edici. Umarım organizasyonumuzda teknik aksaklıklar oldu. Bizim haricimizde birçok problemler yaşadık. Tabii bizim de hatalarımız oldu. O yüzden affınıza sığınıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Daha sonraki kongrelerde daha iyisini yapmaya da çalışacağız. Başka, şimdi yoklamalarımız için biraz bir süre incelememiz gerekiyor yoklamaları. 1-2 hafta ihtiyacımız var. Yoklamaları inceledikten sonra katılım belgesini, yani 20 konuşmadan 10 konuşmaya katılan katılımcılarımızın arasından da biz çekiliş yapacağız. O gün bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz, ancak yapamasak da sizlere en adi şekilde o armağanları çekilişini yapıp sizlere armağan etmeye çalışacağız. Bir tanesi burada görmüş olduğunuz DNA figürü. Bunu armağan edeceğiz. Bu çok iyi bir şekilde çıktı ama bu 3 boyutlu yazıcımızdan bu çok iyi çıkmadığı için armağan edemiyoruz. Bunun tekrarını eğer isteyen varsa turuncu olanını ona da armağan edebiliriz. Şimdi başka diyeceğim sözler var mı diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarımı davet etmek istiyorum buraya. Herkes ekrana çıkabilir arkadaşlar, burada olan arkadaşlarımız. Ya da ben davet edeyim tekrar tek tek. Şöyle. Şu an 10 tane davet edebiliyorum. Sonrasındaki arkadaşlar sıra sıra da buraya da sığamadık arkadaşlar. Arka planda çok büyük bir emek var. Öncelikle arka planda sürekli 30 saat boyunca, 3 günde 30 saat boyunca duran arkadaşlarımız oldu. Elif Duymaz, Sevgin Askaya, Fatma Duran arkadaşlarımız. Onlarla birlikte 30 saat boyunca bu organizasyonun arka planında yer aldık. Sonrasında birçok burada gördüğünüz isimlerini şimdi tek tek saymayayım, uzun olacak. Buradaki gördüğünüz arkadaşların hepsi belli bir sorumluluklara sahipti. Biz komple bir ekip işi yapıyoruz. Bu aslında hepimiz için örnek olması lazım. Dışarıdaki arkadaşlarımız için de örnek. Bizler çünkü burada hiçbir maddi kar amacı gütmeden sadece gönüllü bir şekilde sizlere böyle bir organizasyon oluşturmaya çalıştık. Bizlerin mesela örnek verecek olursak biz bir üniversite kulübü değiliz. Bağımsız bir platformuz. 80 üstü üniversiteden, 80 farklı üniversiteden, çok farklı lisanstan doktor öğrencisine kadar birçok öğrenci arkadaşımız var. Biz mesela çok fazla desteği göremiyoruz dışarıdan, ancak sizlerin verdiği, işte burada olan katılımcılarımızın verdiği destekle ve içerimizdeki bu işbirliği gücüyle bizler çok güzel işler yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Bu ayrıca bugün 20 Mart 2020 yılında kuruldu Bioinfocongress. Yani bugün Bioinfocongress'ın 2. yıl dönümü, doğum günü. Buradan Bioinfocongress'a emek veren, gönül veren, Bioinfocongress'ı seven tüm bilim severler, katkı sağlayanlar, öğrenciler, insanlar adına iyi ki doğdun Bioinfocongress diyorum. Söz almak isteyen arkadaşlar var mı? Burada mesela aramızda yok. Aramızda mesela hocalarımıza biz soru sormaktan çok keyif alıyoruz. Hocalar çünkü hiçbir istekte bulunmadan sadece kabul edip konuşma yapıyorlar ve hocaların biz güzel sorular sordukça mutlu olduklarını görüyoruz. Bunu bildiğimiz için de daha öncesinde biz ekip arkadaşlarımız olarak çok sorular hazırlıyoruz. Bu konuda şu anda aramızda yok da o ismini söylemek istiyorum. İrem Coşkuntan arkadaşımız. Burada da çok sorularını görmüşsünüzdür. Chat'te gelen soruların çoğu bizim ekip arkadaşlarımızdandı. Burada çünkü diğer katılımcılarımızdan çok soru gelmeyince hocaları çok az soruyla aramızdan uğurlamak istemiyoruz. Buna çok emek harcayan arkadaşlarımız var. Bunu da belirtmek istedim. Yani moderatör arkadaşlarımıza, arka planda sosyal medya hesaplarımızda Mine'nin arkadaşımızın koordinatörlüğünde çok böyle çok güzel, hızlı bir şekilde sizlere duyurularımızı paylaşan arkadaşlarımız da var. Onların da emeklerine gerçekten sağlık. Burada yani sayabileceğim çok arkadaşımız var. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa, konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa da söz alıp konuşabilirler.
Benim yoktu yani. Böyle ekrana vermediğim birkaç arkadaşımız var böyle giremeyen ekrana. Birkaç arkadaşımızı böyle ekrandan alabilirsem. Şöyle sanırım Mümeysa da açmamış. Neyse şu an tamam açtı. O zaman şuradan alttan şöyle yaptım. Arkadaşlarımızı da verdim. Ve buradaki ekranın dışında birçok arkadaşımız da var. StreamYard 10 kişiyi aldığı için şu anda burada maksimum 10 kişi bulunuyoruz. Yani arkadaşlarımızdan sesler duymak istiyorum ama olsun. Onlar emekleri yeter arkadaşlar. Şimdi ben yoklama formunu doldurması için Gamze Hoca'nın yoklama formunu şu anda açtık. 22.05'ten 22.10'a kadar formlar açılıp kalacaktır. Bizler bilim paylaşımını yapmayı seviyoruz. Ülkede güzel işler yapmak istiyoruz bu alanda, yani bilim paylaşımı alanında. Ayrıca bilim yapma konusunda da çaba göstermeye çalışıyoruz. Şu anda Alper hocamızla birlikte de bir proje kapsamında çalışıyoruz. Onun duyurularını yapmıştık. Sosyal medyada da takip ederseniz proje, belki linki atabilirseniz arkadaşlar, var mı elinizde hazır böyle proje linkini atabilecek? Proje grubumuza da başvurabilirsiniz. Bizler hem bilim paylaşımı hem bilim yapma konusunda ciddi adımlar atmaya çalışıyoruz her zaman. Henüz 2. senemiz, ancak gördüğünüz üzere birbiriyle birlikte çok güzel işler yapan bir öğrenci oluşumu oluşturduk. Ayrıca işte bizler öğrenci olarak hiçbir kazanç sağlamadan bu etkinlikleri de size ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu konuda da her zaman böyle olmasını istiyoruz. Çevremizde de dikkat ediyoruz. Çünkü bizler öğrenci olarak bilime, bilgiye ulaşma konusunda bir maddi harcama yapmayı sevmiyoruz. Yani ben sevmiyorum. O yüzden de ben sevmiyorsam sizin de yapmanız lazım. Bu konuda dikkat ederek herkesin bu etkinlikleri, böyle etkinlikleri ücretsiz yapmasını diliyorum. Eğer bu etkinlikler güzel olmaya devam ettikçe dışarıdan sponsorların yardımıyla ücretsiz bir şekilde diğer işte platformlarda destek alarak ücretsiz bir şekilde yapılabilir. Burada mesela bizim şu anda StreamYard şeyleri mesela yabancı ama biz onlar StreamYard mesela bize çok büyük bir destekte bulundu. Bu StreamYard üzerinden yapıyoruz. Bize sponsor oldular ve bu yayını ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Bu mesela bizler için çok önemliydi. En çok istediğimiz şeylerden bir tanesi arkadaşlar, bu konuda hepimizin bilgisi olsun. Bizim böyle hep buruk olduğumuz nokta, çok güzel dergiler çıkartıyoruz. Arkadaşlarımızın çok emekleri var. 4. sayımıza kadar çıkarttık. Ancak basılı sürümünü bir türlü elde edemiyoruz. Çünkü bakıyoruz kendi böyle bütçemizi oluşturmaya falan düşünsek bile basın evleri bizlere çok yüksek fiyatlar söylüyor ve biz onları karşılayamıyoruz. Eğer belki buradan dinleyen, yardımcı olabilecek birileri varsa, biz burada her konuda yardıma ihtiyacımız var. Özellikle dergi konusunda. Dergiyi de eğer basılı sürümünü elde edersek biz yine hiçbir kazanç gütmeden o dergileri de sizlere dağıtmayı tercih edeceğiz. Yoklamayı kaçırılamazsınız. Yoklama daha açıldı mı? 22.10. Bilmiyorum chatte ne konuşuluyor şu anda, yakalayamadım. O zaman hepinize tekrardan Bioinfocongress 2 boyunca 3 gün boyunca birlikte bizim herhangi bir konuşmamıza katılan ve şu an burada olan tüm katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bize armağan sponsorluklarıyla, bize medya sponsorluklarıyla veya işte StreamYard gibi yayın sponsorluklarıyla destek olan tüm firmalara, şirketlere, platformlara çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa zaten biz kongreyi yapamazdık. Onların kabulleri sayesinde biz böyle bir kongre yapıyoruz. En son olarak yine ekip işi, biz burada birkaç arkadaşla değil, çok büyük bir ekiple bu organizasyonu düzenliyoruz. O yüzden de ben yine bu zamana kadar 2 sene boyunca bizim, çünkü bugün kutlamamız arkadaşlar, 2 sene boyunca tüm emek veren arkadaşlarımıza ve bu kongrede tüm emek veren arkadaşlarımıza ben
Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte nice yıllarımız, güzel işlerimiz olur. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler. Bilimle kalın. Sayaç veriyorum. Çok böyle şey oldu. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi geceler.